Dağda veya ormanda sıradan bir yürüyüşe çıktığını hayal et. Kuş sesleri, rüzgarın uğultusu, toprak kokusu falan. Hı hı. Hepimizin huzur bulmak için yaptığı o klasik yürüyüşler. Aynen öyle. Sonra yürürken gözüm birden kayanın üzerindeki basit bir çizine, diyelim ki kayaya hafifçe kazınmış bir üzüm salkımına takılıyor. Evet. Çoğu insan için bu geçmişte o yoldan geçen bir çobanın can sıkıntısıyla yaptığı bir karalamadan ibarettir. Ya da sadece doğanın kendi aşındırmasıyla, rüzgarla, suyla tesadüfen oluşmuş bir şekil diye düşünürsün. Yanından öylece geçip gidersin. Kesinlikle. Ama o sıradan çiziğin aslında ölümcül bir denklemin başlangıcı olduğunu söylesem. Yani o taş sana sadece bir yön vermiyor, tarih, şifreleme bilimi, kimya ve arkeolojinin kesiştiği tuzaklarla dolu devasa bir mayın tarlasına ilk adımını attığını söylüyor. Vay be! Bugün önümüzde duran kaynak yığını kelimenin tam anlamıyla baş döndürücü. Sadece define uzmanlarının yıllara yayılan saha tecrübelerinden bahsetmiyorum. Tarihi metroloji yani ölçüm bilimi araştırmaları, adli toksikoloji makaleleri ve bizi Tattunç çağı arkeolojisine götüren o devasa bilimsel veriler var elimizde. Ki bu çok önemli çünkü amacımız da tam olarak bu mitleri, o meşhur cinli perili mağara efsanelerini falan bir kenara bırakıp meselenin omurgasını oluşturan bilime bakmak. O kayanın üzerindeki çiziğin arkasında yatan rasyonel ve bir o kadar da acımasız mühendisliği anlamak istiyoruz bu derinlemesine incelemede. Tamam, hadi bunu biraz açalım. Çünkü karşımızda rastgele toprağa kazan insanlar değil, eşkıyalar, krallar ve kendi ganimetlerini korumak için günümüz uzmanlarını bile terleten deha işi sistemler tasarlayan zihinler var elimizde. Kesinlikle öyle. Eğer arazideki bu gizli dili anlamak istiyorsak, önce o dilin alfabesini çözmemiz gerekiyor bence. Aksi halde okuduğumuz her cümle bizi doğrudan uçuruma götürür. Kaynaklara göre her sembolün çok spesifik bir mesajı var. Mesela az önce bahsettiğim o masum üzüm salkımı var ya, Evet. o aslında bir tümülüsün yani yapay bir yığma tepenin habercisiymiş. Ya da kılıç işareti. Yani ben olsam kılıcı görünce derdim. İşte devasa bir hazine buldum. Çoğu kişi öyle der. Ama meğer çok saygı duyulan bir askerin mezarını simgeliyormuş ve içi genelde tamamen boş oluyormuş. Aynen öyle. Askeri statüyü onurlandırmak için yapılmış bir anıt aslında o. Eğer gerçekten bir göme arıyorsan, kılıç yerine kama veya tabanca gibi spesifik silah işaretlerine bakman gerekir. Anladım. Çünkü bunlar doğrudan eşkıya gömülerine, yani yasa dışı yollarla elde edilmiş ve saklanmış servetlere işaret eder. Veya kayada bir terazi görüyorsan, bu bölgede çok zengin bir tüccarın varlıklarının yattığını anlarsın. Uçları kapalı bir haç ise din adamlarının sakladığı, kiliseye ait bir hazinenin mührüdür. İşin ilginç tarafı, bu sembollerin sadece bir kimlik kartı olmaması bence. Aynı zamanda hedef saptıran birer illüzyonlar. Makas işaretini ele alalım mesela. Tabii. Makas, doğası gereği kesişen iki metal parçasıdır ve arazide doğrudan 4 yol ağzını temsil eder. Ya da mesafeyi veren ok işaretleri. Hatta kayanın üzerindeki o minik çekiç yani murç izleri bile tesadüf değilmiş. O deliklerin sayısı sana arazide tam olarak kaç adım atman gerektiğini söylüyor. Gerçekten inanılmaz. Resmen 19. yüzyılın GPS sistemi falan kurmuşlar adamlar. Bir de doğru bilinen yanlışlar var. En popüleri de güneş işareti. Çoğu acemi defineci güneşi görünce altını bulduğunu sanıyor ama güneş hazineyi değil antik çağlardaki ibadet merkezlerini simgeliyor. Burada asıl büyüleyici olan şey ne biliyor musun? Eşkıyaların bu sembolleri arazide kurgularken, bugün modern bilgisayar bilimlerinde açık anahtarlı şifreleme dediğimiz, open key cryptography benzeri bir mantık kurmuş olmaları. Bir saniye. Okuma yazma bile bilmeyen, dağda saklanan 19. yüzyıl eşkıyalarının bugün bilgisayar mühendislerinin veya siber güvenlik uzmanlarının kullandığı şifreleme mantığını kurduğunu söylemek biraz abartılı değil mi? Bu adamlar laptop başında kod yazmıyor sonuçta. Haklısın, yani teorik bir matematik eğitimi falan almadılar ama hayatta kalma içgüdüsü onlara bu sistemin aynısını organik olarak inşa ettirdi. Açık anahtarlı şifrelemenin mantığı nedir? Ortada herkesin görebileceği bir veri vardır. Doğru. İşaret oradadır, tamamen açıktır. Yoldan geçen her çoban,
her Osmanlı askeri, her köylü o kayadaki tabancayı veya makası görebilir. Bu bizim açık anahtarımızdır. Anladım yani. Burada bir şey var mesajını gizlemeye gerek duymuyorlar. Herkes görebilir. Tam olarak öyle. Ancak o makasın kapalı ağzının veya tabancanın namlusundaki o ufak neredeyse görünmez çiziğin hangi yöne, kaç adım gitmen gerektiğini söylediği bilgisi özel anahtardır. Vay be. Ve bu özel anahtar sadece o eşkıya çetesinin kendi üyeleri tarafından bilinir. Çetenin lideri o şifreyi kendi adamlarına öğretir. Yani şifreyi herkes görür ama mesajı sadece doğru alıcı okuyabilir. Bu tıpkı antik bir sokak tabelasını okumaya benziyor ama tabelaların yarısı sizi bilerek uçuruma yönlendirmek için tasarlanmış. Müthiş bir psikolojik strateji. Aynen öyle. Yani sana haritayı veriyorlar ama haritanın ölçeğini sadece kendileri biliyor. Bu da bizi doğrudan elimizdeki kaynakların en çarpıcı bölümlerinden birine, kriptometrolojiye götürüyor. Evet, o kısım gerçekten çok derin. Diyelim ki arazideki işareti bulduk, tabanca namlusunun ucundaki o ince çiziyi fark ettik falan. Şifreyi de çözdük, 120 adım doğuya git diyor. Çıkarıyoruz cebimizden modern bir metreyi, 120 metre sayıyoruz, kazıyoruz. Ve hiçbir şey çıkmıyor. Aynen öyle, hiçbir şey yok. Neden? Çünkü eşkıyanın bir adımıyla senin adımın aynı değil. Osmanlı döneminde kullanılan resmi ölçülerle eşkıyanın kendi içinde geliştirdiği ölçüler arasında çok katı bir ayrım var. Eşkıya adım, bölgesel olarak ufak sapmalar gösterse de genellikle 78 santimetredir. Modern zihin 120 adım dendiğinde bunu otomatik olarak 120 metre gibi algılamaya eğilimlidir. Ama eşkıyanın sisteminde 120'yi 0.78 ile çarpman gerekir. Bu da 93.6 metre yapar. Arada 26 metrelik devasa bir fark var. Yok artık. Doğada ormanlık veya dağlık bir arazide 26 metre sapmak demek, hedefi tamamen ıskalamak demektir zaten. Sen metreyi açıp kendi kendine kazı yaparken eşkıyanın mirası 26 metre geride toprağın altında sana gülüyor resmen. Kesinlikle. Peki bu eşkıyalar bu 78 santimetreyi kendi aralarında nasıl standart hale getiriyorlardı? Sonuçta çetedeki her adamın boyu, bayak boyu falan farklı. İşte bu yüzden adımı sadece fiziksel bir yürüyüş olarak düşünmemek lazım. Çoğu çete kendi içlerinde belirli uzunlukta düğümlü ipler veya standart ölçülerde kesilmiş asalar kullanırdı. Anladım. Haritayı çizen kişi o asayı toprağa kaç kere yatırdığını kaydederdi. Böylece çetenin en uzun boylu adamı da en kısa boylu adamı da şifreyi okuduğunda noktası noktasına aynı yere varırdı. Dahası sadece adımları değil, dönemin resmi metrik sistemlerini de manipüle ediyorlardı. Ciddi misin? Tabii, mesela zirai mimari denilen ve resmi olarak bina inşaatlarında kullanılan bir arşin ölçüsü var. Yaklaşık 75,77 santimetreye denk gelen sistem değil mi? Kaynaklarda görmüştüm. Ta kendisi. Bunun kadem, parmak, hat, nokta gibi alt birimleri var. Eşkıyalar haritalarının askerlerin eline geçme ihtimaline karşı ölçüleri bu alt birimlerle ama kendi aralarında belirledikleri standart dışı çarpanlarla kodluyorlardı. 5 kadem git yazıyorsa bu asker için başka, eşkıya için bambaşka bir mesafe demekti. Yani elime modern bir metre alıp bu sembolleri takip edersem aslında kendi kendimi kandırmış oluyorum. Bu resmen devlerin yazdığı bir yemek tarifini kendi ellerimizin büyüklüğüyle ölçerek yapmaya çalışmak gibi bir şey. Harika bir benzetme. Tarifte bir avuç tuz diyor. Ama devin avucuyla senin avucun aynı değil ki. Bütün yemek çöpe gidiyor sonuçta. Ve anladığım kadarıyla sadece mesafe değil, ağırlık birimlerinde de aynı kurnazlık var. Kaynaklarda geçen o kantar ve çeki detayları benim ufkumu açtı gerçekten. Ağırlık birimlerinin nasıl bir hacim şifresine dönüştüğünü görmek gerçekten şaşırtıcı. Düşünsene, işarette veya haritada bir kantar altın yazıyor. Bir kantar o dönem 44 okka, yani modern sistemde yaklaşık 56,4 kilogram yapıyor. Bunu okuduğunda aklına ilk gelen şey, vay canına ne kadar zengin oldukları oluyor. Ama kaynaklar diyor ki hayır, bu bir zenginlik göstergesi değil, bir lojistik şifresi. Çeteye şu mesajı veriyor, bu ganimet tek bir insanın sırtlanıp kaçabileceği bir ağırlık değil, buraya gelirken yanında bir binek hayvanı, bir katır falan getirmelisin diyor. Aynen öyle. Eğer çeki kelimesi kullanılmışsa durum daha da vahim.
Bir çeki yaklaşık 226 kilogram. Bu sana küçücük bir oyuk veya ağaç kovuğu değil, devasa bir yeraltı mahzeni araman gerektiğini fısıldıyor resmen. Yeraltı madeni. Eğer bunu büyük resme bağlarsak, bu resmi Osmanlı standartlarına karşı eşkıyanın geliştirdiği çok katı bir yerel güvenlik ve iletişim disiplinidir. Ve eşkıyanın zekasının karanlık tarafa geçtiği yer de tam olarak burasıdır. Nasıl yani? Eğer o 226 kilogramlık çeki şifresini çözüp o devasa mahzenin yerini bulduysan, arazinin dilini ve eşkıyanın matematiğini yenmişsin demektir. Ama asıl kabus kapağı bulduğun an başlar. Çünkü kapağın ardında artık sembollerle değil, yer çekimi, mekanik ve acımasız bir fizik tarihiyle savaşırsın. Ölümcül mekanik tuzaklar. Kaynaklardaki bu bölümü okurken inan nefesimi tuttum. Bize resmen şunu söylüyorlar. O kapağı açarsan mekanik bir cehenneme adım atarsın. Kesinlikle. Ancak yine de içerideki bu tehlikeyi sana haber veren spesifik uyarı sembolleri var değil mi? Hani bize zarar veren işaretler. İçi çizgili bir kalp, aslan figürü, akrep veya en ürkütücüsü açık ağızlı dişleri görünen bir insan yüzü. Evet, o yüz figürü gerçekten korkutucudur. O dişleri veya akrebi gördüğünde içeride sadece kilitli bir kapı olmadığını anlamalısın. O dişler sana burada doğrudan seni öldürmeye programlanmış, kinetik enerjisini koruyan bir mekanizma var diyor. Vay canına. Aslan gücü ve krallığı haliyle aşılması çok zor fiziksel engelleri simgelerken, akrep sessiz ve zehirli bir ölümü, muhtemelen karanlık bir köşeden gelecek ani bir darbeyi haber verir. Peki ya o tuzakların kendisi? Ben böyle şeylerin sadece Indiana Jones filmlerinde falan olduğunu sanıyordum ama döner merdivenler gerçekmiş yahu. Gerçek olmaz olur mu? Hem de çok yaygın. O devasa taş basamakların arasına bir tahterevalli mekanizması kurmuşlar. Basamaklardan birine basıyorsun, ortasındaki bir mil ekseninde kendi etrafında dönüyor ve senin kaval kemiğini kırarak doğrudan o karanlık deliğe yutuyor seni. Bunu elektrik olmadan, modern hidrolik sistemler falan olmadan nasıl başarmışlar? Tamamen kaldıraç, denge ve sürtünme kurallarını kullanarak. O dönen basamağın altına öyle bir ağırlık merkezi yerleştiriyorlar ki insan ayağa bastığı an o denge anında bozuluyor. İnanılmaz bir mühendislik. Sadece döner merdivenler değil, kum havuzları da aynı prensiple çalışır. Tonlarca kum, kapağın hemen üzerindeki gizli bir haznede, ahşap bir tetiğin üzerinde bekler. Sen kapağı yanlış bir kuvvetle çektiğinde veya yanlış zemine bastığında o ahşap destek kayar ve tünel saniyeler içinde binlerce kilo kumla dolar. Düşünmesi bile korkunç. Dahası var, su tuzakları. Yeraltı kaynak sularının yönünü kilkünkler kullanarak değiştiriyorlar. Mağaraya girip belirli bir bariyeri yıktığında suyun önündeki set kalkıyor ve bulunduğun oda bir anda yeraltı nehrinin yatağına dönüşerek mezarın oluyor. Acemi definecilerin en çok düştüğü hatalar bunlar. Zaten bugün inşaat kazılarındaki göçük riskleri veya enerji hatlarına çarpılma olayları da benzer bir dikkatsizliğin ürünü. Çarpılıp tılsım çarptı sananlar var hala. Suyun gücünü, kumun ağırlığını resmen birer nöbetçiye çevirmiş adamlar. Ama benim aklımdan çıkmayan, hani mühendisliği kadar biyolojik boyutuyla da dehşete düşüren bir tuzak daha var. Yaylı oklar mı? Evet, yaylı oklar. Düşün, karanlık, daracık bir tünelde ilerliyorsun, oksijen az, elinde titreyen bir meşale var falan. Bastığın bir zemin taşı yıllar önce duvarın içine gerilmiş bir yayı serbest bırakıyor ve sana doğru fırlayan okların ucunda domuz yağı var. Bu sadece bir mekanik tuzak değil, aynı zamanda kimyasal bir silah resmen. Neden domuz yağı kullandıklarını anladığında eşkıyaların o biyokimyasal vizyonuna gerçekten hayret ediyorsun. Kesinlikle, yani domuz yağının o havayla oksitlenmeyen yapısını kullanmaları korkunç bir zeka. Domuz yağı kurumuyor, öylece kalıyor. Hı. Oku o yağa batırıp üzerini zehirle kapladıklarında o zehir havayla temas edip etkisini yitirmiyor. Yüzlerce yıl boyunca taptaze kalıyor. Ok sana saplanmasa, hani sadece cildini bile çizse, o yağın koruduğu zehir kana karıştığı an
işin bitti demektir. Ki bu önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Neden? Nasıl neden? Neden bir eşkıya ganimetini gömüp hemen kaçmak yerine inşası aylar sürecek bu kadar karmaşık bir mekanizma kurmakla uğraşır? Neden yayları gerer, suları yönlendirir, basamakları dengeler? Yani ganimeti korumak için değil mi? Başkaları gelip almasın diye yapıyorlar bunu. Kısmen evet ama asıl amaç psikolojik bir terör yaratmaktı. Eşkıyanın en büyük gücü kılıcı değil, köylünün veya o acemi definecinin zihninde yarattığı korkuydu. Ha, anlıyorum. Bu tuzaklara düşük, tuhaf şekillerde ölen veya zehirlenip delirerek dışarı çıkan insanları gören yöre halkı durumu bilimle açıklayamadığı için burada tılsım var, mağarayı cinler koruyor diyerek oradan uzaklaşırdı. Mantıklı. Bu hurafeler eşkıyanın altınlarını en iyi koruyan zırhtı. Bugün bile o inşaat kazılarında eski elektrik kablolarına veya enerji hatlarına denk gelip çarpılan ve bunu altının tılsımı beni çarptı diye yorumlayan insanlar var dediğim gibi. Bilim eksikliği hurafeyi besler ve eşkıya o hurafenin ta kendisiydi. İşte bilimin ışığı tam da burada devreye giriyor. Diyelim ki eşkıyanın matematiğini çözdün. Fiziği ve mekaniği bir şekilde atlattın, okları boşa çıkardın, o kum tuzağından falan zamanında kaçtın. O devasa çeki ağırlığındaki altınlar tam karşında duruyor. Evet, mutlu son mu sence? Ama dur, hala bitmedi. Çünkü havada süzülen veya hazinenin tam üzerine sürülmüş görünmez katillerle yüzleşmen lazım. İşte adli toksikoloji, kimya ve biyolojinin sahneye çıktığı yer burası. Yani hazinenin kendisi bir silaha dönüşüyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Görünmez katiller aslında tarihsel mitolojinin biyokimyasal temelleridir. Eşkıyaların meşhur zehirli para taktiği bir efsane değil, kaynakların da doğruladığı kanıtlanmış bir adli gerçektir. Yok artık. Gerçekten öyle. Adamlar altın sikkelerin üzerine doğrudan civa döküyorlar. Civa ve altın. İkisi reaksiyona girince amalgam dediğimiz o alaşım oluşuyor değil mi? Altın o parlak çekici sarı rengini kaybedip soluk gri bir hal alıyor. Evet, tamamen matlaşıyor. Altını bulan o acemi defineci, o soluk paraları temizlemek, o ihtişamlı sarı rengi geri getirmek için eline alıp ovuşturmaya ya da daha kötüsü ateşe tutup ısıtmaya başlıyor. Isınan veya sürtünen civa o anda buharlaşıyor. Peki ama bu eşkıyalar o cıvayı altına sürerken veya o sikkeleri sandığa dizerken kendileri nasıl zehirlenmiyordu? Eğer bu kadar ölümcülse adam altını gömerken kendi de ölmeli. Harika bir detay. Bunu kapalı mağarada yapmıyorlar. Rüzgarı arkalarına alıp açık havada hazırlıyorlar ve kalın deri eldivenler kullanıyorlar. Akıllıca. Veya daha acımasız bir yöntem söyleyeyim sana. Kendi çetelerinden gözden çıkardıkları birine ya da yakaladıkları bir esire bu işlemi yaptırıp sonra onu da oracıkta öldürüyorlardı. Korkunç. Sen o mağaraya girip de kapağı açtığında o civa buharını veya tozu soluduğun an doğrudan merkezi sinir sistemin tahrip oluyor. Titremeler, bilinç kaybı, beyin hasarı ve hızlı bir ölüm seni bekliyor. Sadece civada değil kaynaklarda okuduğum kadarıyla. Sarı ve kırmızı zırnık dedikleri arsenik bileşiklerini kullanıyorlar. Kurşun oksit, antimon falan. Evet, aynen. Bunlar dokunduğun an veya o daracık kapalı ortamda soluduğun an hücreleri oksijensiz bırakan, solunum felci yaratan kimyasallar. Toz halinde o devasa sandıkların içine serpiyorlar. Sen kapağı bir açıyorsun, o toz bulutu havaya kalkıyor ve ciğerlerine doluyor. Tam bir ölüm tuzağı. Ama benim bu toksikoloji bölümünde en çok tüylerimi ürperten şey, eşkıyanın kendi sürdüğü zehirler değil, mağaranın bizzat kendi ürettiği kimyasallardı. Yani o zemin altı gaz dinamikleri. Yıllarca kapalı kalmış, hiç havalanmamış mağaralardan bahsediyoruz sonuçta. Evet, içerideki toprakta bulunan organik maddeler çürüyor ve dışarı çıkamadığı için inanılmaz gazlar birikiyor. Hidrojen peroksit gazı, karbon monoksit, metan ve hidrojen sülfür. Yani şu meşhur H2S. Düşünsene, kapağı açıyorsun ve o hazine heyecanıyla içeri taze oksijen girmesini falan beklemeden doğrudan mahzene atlıyorsun. Ki bu en büyük hatadır. Oksijen yok, sadece metan ve hidrojen sülfür var. Saniyeler içinde gaz zehirlenmesi yaşıyorsun. İşte o cinli mağara efsanelerini en çok besleyen şey de bu gazların yarattığı halüsinasyonlar.
Kesinlikle öyle. Bilimsel bir netlikle açıklayalım bunu. Beyne oksijen gitmediğinde ve bu toksik gazlar kana karıştığında insan zihni karanlığın içinde korkunç silüetler, hareket eden yılanlar, canavarlar görmeye başlar. Halüsinasyon demişken kaynaklardaki o arkeolojik keşif beni benden aldı. Bu sadece 18. veya 19. yüzyıl eşkıyalarının değil, binlerce yıllık bir insanlık tarihinin devamı niteliğinde. Gerrich mağarasından bahsediyorsun. Evet, İspanya'daki Gerrich mağarası. Tunç çağına ait bu mağaradaki kalıntılar, işin sadece gazlarla değil, antik botanik bilgisiyle de nasıl harmanlandığını gösteriyor. Gerrich mağarası, arkeolojide gerçekten bir dönüm noktasıdır. Orada bulunan yaklaşık 3000 yıllık insan saç telleri kimyasal analize sokulduğunda bilim insanları inanılmaz bir şey buldu. Atropin, skopolamin ve efedrin gibi son derece güçlü alkaloidler. Bunlar adam otu, yani mandrake, baldıran otu ve ban otu gibi bitkilerin içinde bulunan insan sinir sistemini doğrudan manipüle eden maddeler. Tunç çağı şamanları bu uyuşturucu ve zehirleyici bitkileri ritüellerinde kullanıyorlardı. Baldıran otu zaten antik Yunan'dan beri bilinen en meşhur infaz zehirlerinden biri. Sokrates'i bile bununla öldürdüler, hatırlarsan. İşte bu, antik çağ şamanlarından Osmanlı dönemi eşkıyalarına kadar uzanan karanlık bir kimyasal savaş geleneğidir. Şimdi senkronize edelim istersen. O mağaraya giren bir insanı düşün. Kapalı ortamda birikmiş olan karbon monoksit, metan veya belki de toprağa karışmış bu botanik kökenli alkaloid zehirlerin etkisi altında kalıyor. Kan-beyin bariyeri yıkılıyor, bilinci bulanıyor. Ve gözleri karanlıkta büyüyor, üzerine gelen canavarlar, altınları koruyan iblisler falan algılıyor, panikle çığlık atarak dışarı çıkıyor, kasılmalar geçirerek bayılıyor veya içeride can veriyor. Dışarıdaki köylü ise bu manzaraya bakıp altının tılsımı onu çarptı, cinler onu çıldırttı diyor. Halbuki öyle bir şey yok. Aslında ortada ne tılsım var ne cin. O ölümlerin, çıldırmaların tamamı biyolojik ve kimyasal bir gerçekliğin sonucu. Civa buharı, karbon monoksit ve adam otu. Doğanın ve kimyanın kanunları insan zihninin yaratabileceği en büyük tılsımdır zaten. Yeter ki o denklemi okumayı bilelim. Bütün bu anlattıklarımız definecilik dediğimiz şeyin aslında topraktan altın çıkarmak değil, dönemin sosyolojik, mühendislik ve bilimsel kodlarını kırmak olduğunu kanıtlıyor. Kesinlikle. Eleştirel düşüncenin, bir gazın özelliklerini veya bir kaldıracın mekaniğini bilmenin sadece modern bir laboratuvarda değil, karanlık bir mağaranın kapısında da nasıl hayat kurtardığını görüyoruz. Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor? Bütün o basit hayvan figürlerinden, belki kayadaki bir üzüm veya tabanca çiziminden yola çıktık. Dönemin metrik şifrelerine, zirai mimarinin nasıl büküldüğüne, oradan adli toksikolojiye, yerçekimini silaha çeviren mekanik döner merdivenlere ve ta Tunç çağı şamanlarının kullandığı antik alkaloidlere kadar uzandık. Biliyor musun, bütün bu deha ve karmaşayı konuşurken aklıma bambaşka bir şey takıldı. Nedir o? Merak ettim. Eğer bu eşkıyalar, dağ başındaki o derme çatma şartlarda ganimetlerini korumak için bugün hepimizi hayrete düşüren böyle devasa bir matematiksel, kimyasal ve fiziksel sistem kurdularsa, Evet. belki de onların gerçek hazinesi sandıkların içindeki o sarı metaller değildi. Belki de asıl mirasları, toprağın altına kazıdıkları, nesiller boyu insanları peşinden sürükleyen bu ölümsüz bilmeceydi. Düşünsenize, acaba günümüzde hazine avcısı dediğimiz, ellerinde modern detektörlerle dağ tepe gezen o kişiler aslında avcı falan değil de farkında olmadan bu eşkıyaların yüzlerce yıl öncesinden başlattığı devasa bir zeka oyununun piyonları mı? Vay canına, bu gerçekten harika bir bakış açısı. O adamlar yüzyıllar önce öldüler ama zihinleri ve kurdukları o kusursuz fiziksel tuzaklar hala bugünün insanını yönlendiriyor, kandırıyor ve maalesef cezalandırıyor. Belki de ölümden sonra hayatta kalmanın en eşkıyaca yolu buydu diyebiliriz. Gerçekten öyle. Dağda yürürken bir kayanın üzerindeki o basit çiziye bir dahaki sefere çok daha dikkatli, çok daha farklı bir gözle bakacağına eminim. Kesinlikle öyle yapacağım. Ve eğer böyle bir şeye denk gelirsen, bunun sadece toprağa kazmak değil, kimya, fizik ve tarihle ölümcül bir satranç oynamak olduğunu artık sen de biliyorsun.
Yüzyıllar süren bu sessiz, tehlikeli ve zekice kurgulanmış şifreler dünyasına bizimle birlikte adım attığın için teşekkürler. Kendi araştırmalarını yapmayı, duyduğun o meşhur efsanelere bilimin süzgecinden geçirmeden inanmamayı ve eleştirel düşünmeyi asla bırakma. Anadolu'nun o sarp, geçit vermez dağlarında yerin 20 metre altında olduğunu düşün. 300 yıllık, zifiri karanlık, buz gibi bir mahzenesin. Oraya ulaşana kadar bir sürü sahte yönlendirmeyi aştın. Hani o üzerine tonlarca kaya yığabilecek kurnaz kum tuzakları falan var ya, hepsini atlattın. Ki bu bile başlı başına bir mucize aslında. Aynen öyle. Ve işte o mucizeyi gerçekleştirdin, karşında duruyor. Yüzyıllardır kimsenin dokunmadığı, o çürümüş deri keseler içinde parıldayan altınlar. Eğiliyorsun, bir avuç altını çıplak ellerinle alıp cebine atıyorsun, derin bir nefes alıp başardığını hissediyorsun. Zengin oldun. Kutlamalara başlayabilirsin yani. Kesinlikle kutlamalara başlayabilirsin. Ama işte bilmediğin, o an o karanlıkta asla fark edemeyeceğin çok ufak bir detay var. Sen aslında çoktan öldün. Sadece yani bedenin henüz bunun farkında değil. Bugün bu derinlemesine keşfimizde seni işte o karanlık ağının içine çekeceğiz. Çünkü dağdaki bir cesede dönüşmen için o meşhur Indiana Jones filmlerindeki gibi hani duvardan fırlayan devasa oklara veya aniden çöken dev zeminlere falan ihtiyacın yok. O işin Hollywood kısmı. Aynen, işin romantik hazine avcılığı perdesi o. Kesinlikle. O perdeyi araladığımızda karşımıza çıkan şey inanamayacağın kadar sofistike ve acımasız bir biyokimyasal savaş teknolojisi. Bugün masaya yatırdığımız kaynaklar, işte bu kriptometroloji belgeleri, detaylı arkeolojik saha çözümlemeleri ve o define işaretleri, rehberleri bize çok net bir şey gösteriyor. Nedir o? O dönemin eşkıyaları öyle dağda yol kesen, kılıç sallayan basit haydutlar falan değildi. Aralarında inanılmaz taş ustalarını, ileri düzey mekanikçileri ve en tehlikelisi, usta kimyagerleri barındıran çok organize yapılar kurmuşlardı. İşte bugünkü görevimiz de tam olarak bu görünmez ölüm makinelerini, yani eşkıyaların o çok kıymetli hazinelerini korumak için tasarladıkları o akıl almaz zehirli tuzakları incelemek. Bu kimyasallar insan bedeni üzerinde tam olarak nasıl çalışıyor? Neden bir yılan ısırığı gibi anında değil de haftalar süren korkunç bir işkenceyle öldürüyor? Ve en önemlisi, bu biyolojik cehennemden sağ çıkmak için yüzyıllar önce geliştirilen o tuhaf, sınırları zorlayan hayatta kalma yöntemleri neler? Hepsini konuşacağız. Ki bu hayatta kalma yöntemleri kısmı gerçekten aklını uçuracak, şimdiden söyleyeyim. Kesinlikle. Şimdi bunu bir açalım. Tüm o fiziksel tuzakları geçtiğini varsayalım. Dönen merdivenleri, düşen kayaları atlattın. Asıl dehşetengiz mühendislik orada, altının tam üzerinde başlıyor. Paranın üzerine doğrudan zehir sürmek, bak bu taktik bana sadece bir koruma güdüsü gibi gelmiyor. Ne gibi geliyor peki? Ya altın zaten değerli bir takas aracı değil mi? Onu ölümcül bir biyolojik silaha dönüştürdüğünde teorik olarak kendi harcama kapasiteni de yok ediyorsun. Zehirli bir altını pazarda nasıl harcayacaksın? Bu fikir, bu mantık nereden doğmuş olabilir? Çok haklı bir soru. Bu aslında kökleri doğrudan Bizans İmparatorluğu'nun o karanlık kimyasal mirasına uzanan bir gelenek. Bizans mı? Şey gibi mi? Grek ateşi falan? Aynen öyle. Bizans'ın sadece o meşhur Grek ateşi gibi askeri kimyasallarda değil, suikast ve koruma zehirlerinde de ne kadar ileri olduğunu biliyoruz belgelerden. Eşkıyalar da aslında bu kadim formülleri miras almışlar. Yani formülleri biliyorlardı. Evet. Özellikle o dökme paraların, mücevherlerin veya heykellerin üzerine özel bir civa alaşımı ve son derece toksik bitki özlerinin konsantre edilmiş reçineleriyle kaplıyorlardı. Bunu aslında fiziksel değil, kimyasal bir kilit olarak düşünmek gerekiyor. Bir şekilde kırabilirsin. Ağır kapıları barutla patlatabilirsin. Ama bu biyokimyasal kilidi aşamazsın. Hırsız ganimeti almayı başarsa bile o ganimeti asla harcayamamalı. O sistemin temel felsefesi tamamen bu acımasız cezalandırma üzerine kurulu. Anladım. Yani adamlar diyor ki, paraya dokunan kişinin peşine adam takıp onu bulmaktansa paranın kendisini bir suikastçıya dönüştürelim. Bu gerçekten ürpertici. Fakat kaynakları incelerken benim mantığıma hiç oturmayan bir nokta oldu. Nedir o?
Tamam, metale cıva sürmek kalıcı olabilir. Cıva uçmaz kolay kolay. Ama mekanik tuzaklardaki okların ucuna sürülen zehirlerden de bahsediliyor belgelerde. Oksidasyon diye bir şey var. Karanlık, nemli bir tünelde 300 yıl bekleyen organik bir bitki zehri nasıl oluyor da kuruyup uçmuyor veya moleküler yapısı bozulmuyor? İşte işin dehası burada başlıyor. Kimyanın temel kurallarına göre o zehrin aylar içinde, hadi bilemedim birkaç yıl içinde etkisini tamamen yitirmesi gerekirdi. Oksidasyon. Kesinlikle haklısın. Biyolojik silahların zamanla etkisini yitirmesinin en büyük nedeni havayla temas etmeleri ve ortamdaki nemdir. İşte tam bu noktada o bahsettiğimiz eşkıya kimyagerlerinin akıl almaz dehası devreye giriyor. Zehrin yapısının bozulmasını engellemek için okların ucunu çok yoğun bir domuz yağı tabakasıyla kaplıyorlar. Domuz yağı mı? Bildiğimiz hayvansal yağ yani. Ta kendisi. Domuz yağı o organik zehir tabakasının üzerini tamamen sararak içeride anaerobik yani tamamen oksijensiz bir mühür oluşturuyor. Adeta zamanı donduran bir vakum gibi düşün bunu. İnanılmaz, mükemmel bir yalıtım malzemesi aslında. Hava yok, oksitlenme yok, haliyle bozulma da yok. Aynen öyle. Üstelik bu domuz yağı yıllar geçtikçe kemikleşip sertleşse bile o altındaki bitkisel zehir molekülleri taptaze kalıyor. 300 yıl sonra sen gelip o mekanizmayı tetiklediğinde ok fırlayıp ucundaki o sertleşmiş yağ derini deldiği an ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Vücut ısısı ve sürtünmenin etkisiyle o yağ tabakası anında eriyor. Hadi canım. Evet ve altında yüzyıllardır pusuda bekleyen o saf, konsantre zehir doğrudan kan dolaşımına zerk ediliyor. Ya bu sadece fiziksel bir yaralama aleti değil ki o zaman. Doğrudan bir biyolojik şırınga yapmış adamlar. Üstelik kaynaklardan anladığım kadarıyla okun seni öyle kalbinden veya boynundan falan vurmasına da gerek yok. Kesinlikle yok. Sadece deriyi şöyle bir sıyırıp geçmesi, o domuz yağının altındaki toksinin kana karışması için yeterli. Kaynaklar bu ok zehri kana karıştığı andan itibaren kurbanın en fazla 30 dakika içinde hayatını kaybettiğini yazıyor. 30 dakika. Çünkü oksijensiz ortamda yıllarca korunmuş bu konsantre alkaloidlerin sinir sistemine yaptığı o ilk şok etkisi kelimenin tam anlamıyla yıkıcı. Kalp krizi veya ani solunum durması getiriyor. Korkunç bir ölüm şekli ama benim asıl takıldığım yer şu 40 günlük mesele. Ok zehri seni yarım saatte öldürüyor tamam ama o girişte bahsettiğimiz hani çıplak elle dokunduğun zehirli altınlar var ya o bambaşka bir psikolojik seviye bence. Bak, ok zehri hızlı ve şok edici bir infazdır. Merhametlidir bile diyebiliriz diğerine kıyasla. Ancak altınların üzerine sürülen o civa ve toksik bitki reçinesi karışımı çok daha sinsi, tamamen hücresel düzeyde çalışan bir saatli bomba. Nasıl işliyor süreç? Altına dokundun diyelim. Dokunduğun an hiçbir acı hissetmiyorsun. Sıfır. Çünkü bu kimyasal karışım insan derisinin o lipid tabakasından yani o koruyucu yağ bariyerinden sessizce sızıp kılcal damarlara geçecek şekilde özel olarak tasarlanmış. Emilim o kadar yavaş ve kusursuz ki defineyi bulan kişi oradan büyük bir zafer sarhoşluğuyla ayrılıyor. Altınları ceplerine dolduruyor, çıkıyor dağdan hayatına devam ediyor. Aynen, haftalarca hayatına normal devam ediyor. Kutlamalar yapıyor, planlar kuruyor. Ancak içeride o hücresel düzeyde geri döndürülemez yıkım çoktan başlamış oluyor. Vücut aslında yavaş yavaş kendi kendini sindiriyor gibi bir şey bu. 40 ila 45 günlük o kuluçka süresi tam bir psikolojik dehşet. Düşünsene, zengin oldun, her şey harika gidiyor ve 40. günde birdenbire yığılıp kalıyorsun. Kaynakların özellikle o detayına girmesi, akciğerlerde parçalanma detayına girmesi gerçekten tüyler ürpertici. O toksinler kan yoluyla tüm organlara yayılıyor tabii. Ama genellikle gidip akciğer alveollerinde birikiyor. Civa zehirlenmesinin o ağır nörolojik semptomlarıyla, o özel bitki zehirlerinin doku nekrozuna yol açan etkileri birleştiğinde olay bambaşka bir boyuta geçiyor. Doku nekrozu derken çürümeden bahsediyoruz değil mi? Tam olarak ondan bahsediyoruz. Kurbanın solunum sistemi kelimenin tam anlamıyla içeriden dışarıya doğru çözülmeye başlıyor. Kişi haftalar sonra aniden şiddetli öksürük krizlerine giriyor, kan kusmaya başlıyor ve en nihayetinde, bu söylemesi bile korkunç ama kendi parçalanan akciğer dokuları yüzünden boğularak inanılmaz bir acı içinde ölüyor.
Ya sadece fiziksel bir temas bile bu kadar ölümcülken o mazenlerin havasını solumak meselesine geldiğimizde işler iyice bilim kurguvari bir biyolojik savaşa dönüşüyor kaynaklarda. Diyelim ki ben çok akıllıyım, hiçbir şeye çıplak elle dokunmadım, eldiven falan buldum bir şekilde, o tuzaklarını da aştım. Ama altınların olduğu o kapalı odaya adım attığım an aslında devasa bir gaz odasına girmiş oluyorum, doğru mu? Hem de binlerce yıl boyunca kendi kendini besleyen, dışarıyla bağlantısı tamamen kesilmiş, devasa bir kimyasal reaktöre girmiş oluyorsun. O derin mağaralardaki metallerin, topraktaki minerallerin ve içeride bırakılan o organik maddelerin oksijensiz ortamda çürümesi muazzam bir gaz birikimine neden oluyor. Ne tür gazlar bunlar? Hidrojen peroksit buharları, çok yüksek konsantrasyonlu metan, karbon monoksit ve tabii ki en tehlikelilerinden biri olan kükürt gazları. Üstelik bu gazların çoğu havadan ağır bildiğim kadarıyla, yani sen odaya ilk girdiğinde yukarılarda hala biraz solunabilir oksijen olabilir ama o gazlar odanın zemininde diz boyu hizasında birikiyor, görünmez bir göl oluşturuyor adeta. Görünmez göl harika bir benzetme oldu. Sen attığın her adımda o görünmez gölün içindeki yoğun gazı dalgalandırıp havalandırıyorsun ve tek bir derin nefes alman o bulutu doğrudan ciğerlerine çekmen için yeterli. İşin kötüsü sadece gaz da değil, o havaya kalkan tozların içinde başka şeyler de var. Sadece inorganik gazlar yok, evet. O zifiri karanlık, havasız ve zehirli ortamda mutasyona uğramış binlerce yıl orada üremeye devam etmiş son derece dirençli mantar sporları ve mikroorganizmalar var. Sen o ağır taş kapağı açtığında içeriye bir anda giren taze oksijenle birlikte bu sporlar anında havaya kalkıyor. Soluduğun şey sadece zehirli bir gaz değil, aynı zamanda antik bir patojen bulutu. Vay be! Bak bu bana definecilik literatüründe yüzyıllardır anlatılan o meşhur mistik olayları hatırlatıyor hemen. Hani hep duyarız ya köy kahvelerinde falan, işte altınların tılsımı var, o hazineyi cinler koruyor, mağaraya girenlerin aklı başından gittiği, çarpıldılar gibi hikayeler. Hepimizin duyduğu o klasik efsaneler, evet. Bunların hepsi aslında tam da bu bahsettiğin kimyasal cehennemin semptomları değil mi? Bilimsel cehaletin o korkuyla birleşip mistisizmle örtülmesi durumu aslında bu tılsım dedikleri şey. Ta kendisi. Bakın, karbon monoksit ve o ağır kükürt zehirlenmesinin ilk belirtisi nedir biliyor musun? Nedir? Şiddetli halüsinasyonlar, yön kaybı ve akut paranoyadır. Mahzene giren kişinin beynine giden oksijen aniden kesiliyor, ortamdaki o nörotoksik gazlar sinir sistemine şiddetle hücum ediyor. Adamın beyni yanıyor yani o an. Aynen öyle. Kişi bir anda duvarların üzerine geldiğini, gölgelerin hareket ettiğini veya karanlığın içinden korkunç yüzlerin ona baktığını sanıyor. Çığlık atarak kaçmaya çalışıyor oradan veya oracıkta ani kalp krizine girip yere yığılıyor. Dışarıda bekleyen o zavallı köylüler de içeri giren arkadaşlarının o halini görünce bu olayı efsaneleştiriyor. Diyorlar ki altının sahipleri onu çarptı. Tılsım devrede. Kesinlikle. Halbuki ortada bir tılsım falan yok. Tamamen kusursuz işleyen bir termodinamik ve biyokimyasal reaksiyon var. O mistik perdenin arkasındaki buz gibi soğuk kimya. Peki, madem bu mağaralar, bu altınlar bu kadar ölümcül, o mahzeni tasarlayan, o altını oraya bizzat kendi elleriyle zehirleyerek koyan eşkıyalar, kendi kazdıkları kuyuya düşmemek için ne yaptılar? Sonuçta günün birinde gelip o altını geri almaları gerekecek, öyle değil mi? Tabii ki asıl amaçları o parayı bir gün kullanmak zaten. O zaman o zehirli gaz bulutunun veya çıplak elle dokunulmaması gereken o civalı altınların yerini nasıl hatırlayacaklar? Yanlışlıkla kendilerini veya kendi adamlarını zehirlememek için ne yapacaklar? İşte tam burada kaynakların o kriptometroloji dediği muazzam iletişim ağı, o şifreleme sistemi devreye giriyor. Gerçekten çok ilginç burası. Eşkıya işaretleri sistemi. Aslında bu pek çok insanın sandığı gibi sadece yön bulmak için kayalara çizilmiş basit oklar veya işte şurayı kaz demek için yapılmış haçlardan ibaret falan değildir. Bu işaretler son derece katı kuralları olan görsel bir uyarı ve sınıflandırma alfabesidir. Ve eğer bu alfabeyi okuyamıyorsan? O mağaradan canlı çıkma ihtimalin sıfırdır, net sıfır.
Örneğin diyelim ki dağda gezerken bir yılan figürü gördün kayaya uyulmuş. Yılan zaten doğası gereği bir tehlike işaretidir, bunu anlarsın. Ama asıl mesaj detaylarda gizlidir her zaman. Yani yılanın sadece orada olması yetmiyor. Duruşuna, anatomisine bakman gerekiyor. Kriptografinin inceliği burada. Aynen öyle. Eğer o kayadaki yılanın ağzı açık ve dili dışarı doğru uzanıyorsa, bu doğrudan ve tartışmasız bir biyolojik tehlike uyarısıdır. Bu sembol eşkıya dilinde, içerideki mal zehirli, sakın çıplak elle temas etme anlamına gelir. İnanılmaz. Dilin dışarıda olması zehrin aktif olduğunu gösteriyor yani. Evet, zehrin metale sürüldüğünü ve hala aktif olduğunu gösteriyor. Kendi adamlarına veya kendilerinden sonra o şifreyi bilen yoldaşlarına bıraktıkları çok net bir post-it notu gibi düşün bunu. Ona göre eldiven giy demenin kayaya kazınmış hali. Peki ya o ürpertici insan yüzleri? Bazen saha araştırmalarının fotoğraflarında falan görüyoruz. Kayaların yüzeyine kazınmış, ağzı sonuna kadar açık, bağırıyormuş gibi duran korkunç insan veya böyle şeytani hayvan yüzleri var. Onlar ne anlama geliyor? O açık ağızlı, özellikle de dişleri belirgin bir şekilde kayaya oyulmuş yüzler sağdaki en kırmızı alarmdır. Dişlerin görünmesi veya ağzın çığlık atar gibi açık olması içeride ölümcül ve kaçınılmaz bir mekanizmanın seni beklediğini haykırır aslında. Seni uyarıyor. Uyarıyor ama sert bir dille. Buraya girersen geri dönüşünü yok, içerideki tuzak aktif demektir. Çoğu zaman doğrudan bir ok tuzağına veya o bahsettiğimiz devasa taş kırma mekanizmalarına işaret eder. Bir de tabii meşhur akrep işareti var. Akrep. Zehri kendi kuyruğunda taşıyan hayvan. Bunun işaretleri de sanırım o bahsettiğimiz mekanizmanın yönüyle veya zehrin cinsiyle alakalı olsa gerek. Çok isabetli bir çıkarım. Akrep zaten antik çağlardan beri toksitenin, zehrin evrensel sembolüdür. Ancak eşkıya kriptolojisinde akrebin o kıskaçlarının durumu veya kuyruğunun kıvrılma açısı falan hayati veriler sunar okuyabilene. Nasıl yani, kıskaçlar açık veya kapalı olunca anlam mı değişiyor? Kesinlikle. Eğer akrebin kıskaçları açıksa, mekanizma henüz tetiklenmemiş, hala aktif bir şekilde içeride avını bekliyor demektir. Kuyruğun sağa veya sola dönük olması ise o zehirli okun tam olarak hangi yönden fırlayacağını veya içerideki zehirli gaz havuzunun mağaranın hangi tarafında biriktiğini gösterir. Bu sadece bir uyarı levhası değil, aynı zamanda o ölümcül mekanizmanın detaylı bir teknik kılavuzudur. Ya bu resmen kayalara kazınmış bir mühendislik planı. İnanılmaz gerçekten, ama kaynakları okurken beni asıl etkileyen şey eşkıyaların kayalara çizdikleri bu işaretler değil, doğanın kendi kendine oluşturduğu o sessiz uyarı işaretleri oldu. Ben onlara diyorum, doğanın neon tabelaları. Çok doğru. Oksit indikatörleri. Evet, kaynaklarda oksit indikatörlerinden çok detaylı bahsediliyor. Bu bence muazzam bir detay. Kayanın kimyasal kusması bir nevi. Kesinlikle öyle. Çevresel kimyayı okuyabilmek, inanın o eşkıya şifrelerini okumaktan çok daha bile kritik olabilir hayatta kalmak için. Diyelim ki kayalık bir alandasın, dağdasın ve bir mağara girişine benzer bir çatlak buldun. Eğer o çatlağın etrafındaki taşlarda çok belirgin, böyle yeşilimsi bir renk, kalın bir oksit tabakası varsa durup bir düşüneceksin. Yeşil oksit bakıdan falan mı kaynaklanıyor? Doğal ortamda bu kadar yoğun yeşil oksitlenme, evet içeride yüklü miktarda bakır veya bronz olduğuna işaret eder normalde. Ancak eşkıya bölgelerindeysen o kayadaki yeşil kusma, o metallerin üzerindeki zehirli bitki reçinelerinin metallerle girdiği kimyasal reaksiyonun dışa vurumudur aslında. Zehir kayanın içinden dışarı sızıp terliyor demektir. Doğrudan zehrin kendisini görüyorsun yani kayanın üstünde. Ya da mağaralardaki o bembeyaz, böyle kireç gibi olan okşitlenmeler var mesela. Bu da anladığım kadarıyla içerideki o görünmez gaz gölünün nemle birleşip taşın yapısını içeriden dışarı bozduğunu gösteriyor. Taş adeta dev bir turnusol kağıdı gibi. İçerideki o görünmez cehennemi haber veriyor sana. Kusursuz bir turnusol kağıdı. İçeride hapsolmuş o yoğun hidrojen peroksit ve kükürt gazları yüzyıllar içinde kayadaki o mikro çatlaklardan sızmaya çalıştıkça dışarıdaki oksijenle karşılaştıkları an taşın yüzeyinde o beyaz, tebeşirimsi oksit tabakasını bırakıyorlar. Bu aslında doğanın sana, dostum içeride nefes alabileceğin 1 gram hava kalmadı, girersen ölürsün deme şeklidir.
Harika özetledin. Peki tüm bu işaretleri okuduk. Doğanın neon tabelalarını gördük. İçeride devasa bir gaz bombası ve zehirli altınlar olduğunu da biliyoruz. Tüm bunlara rağmen hadi diyelim o kapağı açtık. Bu şartlar altında içeri girmek için hayatta kalma rehberimiz o fiziksel önlemler tam olarak neyi emrediyor? Modern zamanlarda bu işi yapanların oksijen tüpleri, gaz maskeleri ve o tom korumalı hazmat elbiseleri giydiğini biliyoruz belgelerden. Ama temel prensipler nelerdir? O termodinamik dengeyi bozmamak ve gazın doğal yollarla tahliyesini sağlamaktır. Mahzenin veya o tünelin girişi açıldığı an. Ki bu muhtemelen tüm sürecin en kritik, en tehlikeli anı. O kapağı kaldırmak, aslında devasa basınçlı bir kimyasal tüpün vanasını açmak gibi bir şey. Kesinlikle öyle. Kapak açıldığı an o bölgeden derhal uzaklaşmak şarttır. Kesinlikle ama kesinlikle heyecanla içeriye doğru bir adım bile atılmamalı. Hemen kafayı uzatıp bakmamak lazım yani. Asla. Kaynaklar alanın en az 24 saat, duruma göre tercihen günlerce açık bırakılıp havalandırılması gerektiğini üstüne basa basa vurguluyor. O görünmez gölün atmosferik rüzgarlarla tamamen dağılıp seyrelmesi beklenmeli. İçeri girildiğinde ise içerideki en ufak bir deri parçasına, ahşaba, duvara veya metale çıplak elle dokunmak intiharla eşdeğerdir. Kalın nitril eldivenler, tam yüz gaz maskeleri, oksijen ölçüm cihazları kesinlikle zorunlu. Tamam. Şimdi elimizdeki tüm bu modern imkanları, o süslü gaz maskelerini, ölçüm cihazlarını filan bir kenara bırakalım. Seni bu hikayenin en uç, en şok edici noktasına götürmek istiyorum. Eminim dinleyicilerimiz de şu an bunu çok merak ediyordur. Hangi konudan bahsedeceğini tahmin edebiliyorum. 100 yıl, 200 yıl önceki o eski defineciler veya bizzat o zehri oraya koyan eşkıyaların kendileri, o mahzene tekrar girmeleri gerektiğinde ne yapıyordu? Onların sırtında oksijen tüpleri veya karbon filtreli maskeleri yoktu. Kaynaklardaki o geleneksel ama bir o kadar da sınırları zorlayan acil durum yönteminden bahsedelim. İdrarlı bez yöntemi. Evet, o meşhur yöntem. Biliyorum, şu an bizi dinlerken idrarlı bez mi, dalga mı geçiyorsunuz, bu bir şehir efsanesi olmalı falan diyorsunuzdur muhtemelen ama bunun arkasındaki o kimyasal deha beni okurken gerçekten hayrete düşürdü. İnsan zekasının o çiğ, hayatta kalma güdüsüyle birleştiğinde ne kadar pratik ve evet dışarıdan ne kadar iğrenç gelse de ne kadar bilimsel çözümler üretebildiğinin en net, en çarpıcı kanıtıdır bu yöntem aslında. Usta definecilerin veya o dönemin eşkıyalarının en kriz anlarında kullandıkları bu yöntemde pamuklu kalın bir bezin üzerine doğrudan idrar yapılıyor, bez sıkılarak o fazla sıvısı alınıyor ve doğrudan ağzı ve burnu sımsıkı kapatacak şekilde kafaya bağlanarak o zehirli gaza öyle giriliyor. Şimdi zihnimde o kimyasal denklemi kurmaya çalışıyorum. Mağaranın içi yoğun kükürt, metan ve çeşitli asidik gazlarla dolu. İdrarın temel bileşenlerine bakıyoruz. Hani biyolojiden biliyoruz. Üre ve yüksek oranda amonyak var. Amonyak bildiğimiz üzere çok güçlü bir bazdır. Yani eşkıyalar mağaradaki o ölümcül asidik gazlara karşı doğrudan kendi vücut sıvılarından ürettikleri alkali bir nötralizasyon filtresi mi icat etmişlerdi? Denklemi kusursuz kurdun. Tam olarak yaptıkları şey bu. O pamuklu bezin gözeneklerinde tutulan amonyak, kükürtlü ve asidik o ağır zehirli partiküllerle karşılaştığında anında, saniyesinde kimyasal bir reaksiyona girerek onları bağlıyor ve nötralize ediyor. İnanılmaz bir kimya bilgisi. Dahası var. Havada asılı duran o ölümcül mantar sporlarını ve mikroorganizmaları da o ıslak bazik bariyerin içinde fiziksel olarak hapsediyor. Bunu bugün bile bir koca karı ilacı veya çaresizlikten doğan bir hurafe falan sananlar çok yanılıyor. Neden? Tarihte başka örneği mi var? Olmaz mı? Birinci Dünya Savaşı'nda o meşhur Ypres muharebelerinde siperlerdeki askerler Almanların klor gazı saldırılarına maruz kaldıklarında ne yaptılar biliyor musun? Tam donanımlı maskeler icat edilene kadar haftalarca aynen bu yöntemi kullandılar. Klor gazına karşı idrara batırılmış üniforma parçaları askeri tarihte yeri olan koca bir biyokimyasal savunma mekanizmasını Anadolu'nun ücra dağlarındaki eşkıyalar ve eski defineciler kendi karanlık labirentlerinde yüzyıllar önce uyguluyorlardı. Yani bu inanılmaz bir bilgi transferi. İşte tam da bu yüzden kaynakları okurken buna sadece bir hazine avı demek büyük bir haksızlık olur diyorum hep.
Karşımızda coğrafyayı, kimyayı, biyolojiyi ve insan psikolojisini kelimenin tam anlamıyla avucunun içi gibi bilen, doğayı bizzat kendi tasarladıkları ölüm makinalarının bir parçası haline getiren korkunç bir zihniyet var. Gerçekten öyle. Tüm bu derinlemesine konuştuğumuz detayları toparlarsak, eşkıya efsaneleri dediğimiz şey, sadece bir küp altın peşinde koşan cahil eli silahlı haydutların hikayesi falan değil. Bu, ileri düzey kriptografiyle bezenmiş devasa bir mühendislik, toksikoloji ve acımasız bir hayatta kalma mücadelesi. Hazinelerini korumak için toprağı, metali, zehirli bitkileri ve o domuz yağını bile kullanarak kurdukları o kusursuz ölüm kapanları bizim klasik tarih algımızı tamamen sarsıyor bence. O karanlık tünellerde sadece altın yatmıyor. Orada insan zekasının en ölümcül, en paranoyak ve en yaratıcı hali, yüzyıllar boyunca havayla teması kesilmiş bir şekilde o zifiri karanlıkta pusuda bekliyor. O halde bu derinlemesine keşfimizi bitirirken, aklının bir köşesinde dönüp duracak şu kışkırtıcı düşünceyle seni baş başa bırakalım. Bugün yüksek güvenlikli modern laboratuvarlarda sadece özel havalandırılmalı kıyafetlerle o izole odalarda incelenebilen o ağır civa bileşiklerini düşün, sinir sistemini dakikalar içinde çökerten konsantre alkaloidleri ve o sinsi kükürt gazlarını düşün. Tüm bunların yüzlerce yıl önce o Sarp Dağların zirvelerinde dönemin eşkıyaları tarafından kusursuzca manipüle edilmiş olması sana da tarihe bambaşka bir gözle bakman gerektiğini söylemiyor mu? Acaba binlerce yıldır dilden dile anlatıla gelen o altınlarını koruyan alev püskürten ejderhalar veya kapağı açanı yutan o lanetli lahitler falan? Evet, efsaneler. O efsaneler aslında fantastik birer masal değildi. Sadece o dönemin sıradan insanlarının bu çok katmanlı, acımasız ve tamamen bilimsel olan kimyasal savunma mekanizmalarını zihinlerinde bir şekilde anlamlandırma şekli miydi? Bir dahaki sefere doğada, sessiz bir ormanın derinliklerinde veya ıssız bir vadide yürürken, kayaların üzerinde ağzı açık, sana doğru sessizce bağıran o yüz figürünü veya kıvrılmış dili dışarıda bir yılan gördüğünde dur ve bir düşün. Gördüğün o şey sadece eski bir sanat eseri mi, yoksa yüzyıllar ötesinden sana doğru esen rüzgarın içinde buradan uzak dur yoksa kendi akciğerlerinde boğulursun diye haykıran kusursuz bir biyolojik uyarı levhası mı? Kesinlikle üstüne düşünülmesi gereken bir soru. Ya düşünsene, 10 binlerce dolar harcamışsın, piyasadaki en gelişmiş, en profesyonel manyetometreyi almışsın. Büyük bir yatırım sonuçta. Kesinlikle öyle. Aylarca araştırma yapmışsın, hani hedefini falan da belirlemişsin. Arazide yürüyorsun ve ayaklarının tam 2 metre altında içi tıklım tıklım altın dolu bir Roma küpü var. İnsanın kalbini durduracak bir an olmalı normalde. Aynen öyle. Tam üstünden geçiyorsun ve cihazdan tek bir tık bile gelmiyor. İbre milimetre kımıldamıyor. Neden mi? Neden? Çünkü trilyonluk bir hazinenin üzerinde duruyor olsan bile aslında yanlış fiziği satın aldın. Ya bu şey gibi, hani karanlık bir odada yanlış renkli bir filtreyle etrafa bakmaya benziyor bence. Çok doğru bir benzetme. O altın hep oradaydı fiziksel olarak, o mekanda duruyordu ama senin elindeki teknoloji altının varlığını algılayabilecek mekanizmaya sahip değildi. İşte bugün öğrenmeye aç o aha anlarını çok sevdiğini bildiğim senin için bu derinlemesine analizimizde yeraltının sırlarını nasıl çözdüğümüzü konuşacağız. Çok kapsamlı bir konu bu gerçekten. Kesinlikle. İster gizemli bir define efsanesinin peşinden koşan bir meraklı ol, ister zeminin taşıma kapasitesine veya altyapı hatlarını haritalayan bir mühendis. Ki iki grubun da kullandığı temel fizik kuralları aynı aslında. Evet. Ayaklarımızın altındaki görünmez dünyayı, yani yer altını keşfetmek için elimizdeki o VLF, PI, GPR, manyetometre ve rezistivite gibi karmaşık cihazların iç organlarını deşeceğiz bugün. Nasıl çalıştıklarını inceleyeceğiz yani.
Aynen. Hangi cihaz altını bulurken hangisi 1000 yıllık bir tüneli ortaya çıkarıyor falan hepsine bakacağız. Ve bence en önemlisi bu aletlerin hiçbirinin sihirli bir radar olmadığını, sadece fizik kurallarının zekice tasarlanmış uygulamaları olduğunu göreceğiz. Kesinlikle sihirli değnek değiller yani. Değiller tabii ki. Bir hedefin tespit edilebilmesi için cihazın yaydığı enerjinin veya dinlediği alanın aranan nesnenin fiziksel doğasıyla kusursuz bir şekilde eşleşmesi gerekir. Aksi halde o altın dolu küpün üzerinden geçerken hissedeceğin tek şey soğuk bir sessizlik olur. Ya bu çok çarpıcı gerçekten. O zaman en temelle başlayalım. Toprağa aktif olarak enerji gönderen ve bir tepki bekleyen o aktif avcılara geçelim. Klasik metal dedektörleri yani. Evet, klasik metal dedektörleri yani VLF ve PI teknolojileri. Şimdi VLF'in yani çok düşük frekans teknolojisinin çalışma mantığını düşündüğümde aklıma hemen şu soru geliyor. Nedir o? Ya toprağın altına bir dalga gönderiyoruz, bu dalga bir metale çarpıp geri dönüyor ve cihaz ötüyor. Yine bu makine o hedefin altın bir sikke mi yoksa paslı bir gazoz kapağı mı olduğunu nasıl ayırt edebiliyor? Sonuçta ikisi de metal, değil mi? Ayrımın sırrı elektromanyetizmanın çok zarif bir kuralında gizli aslında. Nasıl yani? Şöyle düşün, VLF cihazının arama başlığındaki bobin, toprağa sürekli bir sinüzoidal dalga, yani bir elektromanyetik alan gönderir. Tamam, sinyali yolladık. Bu alan, iletken bir metale, mesela gömülü bir altın paraya çarptığında, o metalin içinde girdap akımları dediğimiz dairesel elektrik akımları indüklenir. Yerin altındaki metalin içinde kendi kendine elektrik akımı oluşuyor. Aynen öyle. Ve Lenz kanunu der ki, bu yeni oluşan akımlar kendilerini yaratan ana manyetik alana zıt yönde, kendi ikincil manyetik alanlarını yaratırlar. Yani cihaz metali dürtüyor, metal de kendi küçük manyetik kalkanını oluşturarak... Cihaza geri bağırıyor resmen. İnanılmaz gerçekten. Kendi kalkanıyla geri tepki veriyor. Kesinlikle. Ama asıl mucize nerede biliyor musun? O geri dönen ikincil dalga, cihazın gönderdiği ana dalgayla aynı zamanlamada dönmez. Gecikiyor mu yani? Aralarında bir zaman farkı, fizikteki adıyla bir faz kayması oluşur. Ve her metalin iletkenlik ve manyetik geçirgenlik özelliklerine göre bu fazı kaydırma miktarı tıpkı bir parmak izi gibi birbirinden farklıdır. Şey gibi yani her metalin kendi şivesi var gibi bir şey. Çok doğru. Gümüş ve bakır gibi süper iletken metaller bu dalgayı belirli bir açıda kaydırırken, demir gibi ferromanyetik metaller bambaşka bir açıda kaydırır. Cihaz da bunu okuyor tabii. Cihazın işlemcisi saniyenin 1/1000'i gibi bir sürede bu açıyı hesaplar ve ekranda sana büyük ihtimalle demir veya değerli iletken bir metal diye ayrım yapar. Muazzam bir ayrım yeteneği ya. VLF cihazları adeta şaraptaki o ince meşe notalarını anlayan seçici bir gurme gibi davranıyor resmen. Çok isabetli bir benzetme oldu bu. Metali bulmakla kalmıyor, kimliğini de okuyor cihaz. Ama anladığım kadarıyla bu gurme çok uzağı göremiyor, değil mi? Maalesef. Toprağın yapısına bağlı olmakla birlikte genellikle yarım metre, en fazla 1,5 metre gibi sığ derinliklerde çalışabiliyorlar. Neden bu kadar yüzeye mahkumuz VLF'te? Çünkü gönderdiğin o sürekli dalga toprağın içindeki minerallerle, özellikle de demir oksitlerle etkileşime girer. Toprağın kendisi de tepki veriyor yani. Evet, derinlere indikçe o hassas faz kaymasını ölçmeye çalıştığın sinyal, toprağın kendi yarattığı manyetik gürültü duvarına çarpar ve dağılır. Ve tam da bu noktada o gürültü duvarını paramparça etmek için PI yani darbe indüksiyon teknolojisi devreye giriyor değil mi? Aynen öyle. Pulse Induction. Ya bu PI toprağı o sürekli nazik dalgayı göndermek yerine saniyenin kesirleri kadar kısa ama inanılmaz güçlü manyetik darbeler vuruyor resmen. Makine adeta toprağa tokat atıyor, sonra aniden susup dinliyor. VLF'den en büyük farkı budur zaten. Sürekli bir akış yoktur orada. Cihaz güçlü bir elektromanyetik darbe gönderir ve anında alıcı moduna geçer. Dinlemeye başlıyor hemen. Evet, hedef metalin içinde oluşan o girdap akımlarının ne kadar sürede sönümlendiğini yani decay rate dediğimiz sönümlenme hızını ölçer. Peki bunun avantajı ne?
PI teknolojisinin en büyük gücü topraktaki o mineral gürültüsünden, ıslak kilden veya tuzlu sudan neredeyse hiç etkilenmemesidir. Hadi ya, o kadar bağışık yani. Darbe o kadar kısadır ki toprağın manyetik yapısı bu darbeye tepki verip kafasını toparlayana kadar PI cihazı metalin o uzun süren sönümlenme sinyalini çoktan yakalamış olur. Çok akıllıca bir sistem. Bu yüzden 2-3 hatta 4 metre gibi devasa derinliklere inebilir bu cihazlar. Anladım. O zaman PI teknolojisi o VLF gibi gurme falan değil. Gece kulübünün kapısındaki o içeride metal var diye bağıran ama kimin geldiğine asla bakmayan kaba kuvvetli bir koruma gibi. Kesinlikle öyle. Altın bir külçeyle paslı bir teneke kutuyu birbirinden ayıramaz mesela. Sadece bir sönümlenmeye kalıyor ve sana kaz diyor. Aynen. Peki ama madem PI bu kadar derine inebiliyor ve o zorlu mineralli topraklardan, tuzlu sulardan falan etkilenmiyor, Evet. İnsanlar neden hala VLF kullanmaya devam ediyor? Sonuçta yer altını araştırırken daha derini görmek her zaman daha iyi değil midir? Ya insan psikolojisini ve fiziksel limitlerimize denkleme katarsan bunun ne kadar korkunç bir fikir olduğunu hemen anlarsın aslında. Neden ki? Kazmak çok mu zor? Şöyle düşün, yüzlerce yıllık eski bir yerleşim yerinde veya sadece eski bir piknik alanında arama yapıyorsun diyelim. Toprağın altı paslı çiviler, gazoz kapakları, kopmuş at nalları, folyo kağıtlarıyla dolu. Evet, tam bir çöplük. Bir PI dedektörüyle orada yürümeye kalkarsan her adımında cihaz sana derinden gürleyen devasa bir sinyal verecek. Ve sen de her seferinde altın buldum sanacaksın. O sinyale inanıp 2 metre derinliğinde bir çukur kazacaksın, kan ter içinde kalacaksın ve yarım saatin sonunda eline paslı devasa bir traktör somunu geçecek. Yok artık, tam bir kabus olurdu bu. PI cihazlarının ayrım yeteneği olmadığı için bunu böyle çöplük alanlarda kullanmak gerçekten işkencedir. Rasyonel olan hedefin kimliğini bilmeden o kadar derini boşuna kazmamaktır. O ameleliği yapmamak için VLF'in o ince ayrımına muhtacız o zaman. Kesinlikle haklısın. Yani aktif sinyal gönderen bu iki cihazın da kendince kusurları var. Tabii ki her cihazın bir limiti var. Biri kimlik soruyor ama derini göremiyor. Diğeri derini görüyor ama önüne gelene alarm veriyor, ayrım yapmıyor. Tam olarak böyle özetleyebiliriz. Peki sürekli toprağa bir enerji gönderip onun yansımasını beklemek yerine hiçbir şey göndermesek? Nasıl yani? Sadece dünyanın milyarlarca yıllık doğal manyetik alanındaki o milimetrik bükülmeleri sessizce dinleseydik, sinyal falan göndermeden. İşte o zaman pasif dinleyicilerin yani manyetometrelerin alanına giriyoruz. Evet, manyetometreler. Aktif dedektörlerde derinlik inanılmaz bir hızla zayıflar. Enerji gönder, enerji dönsün derken bu süreçte mesafe arttıkça sinyal kaybı üstel olarak büyür. Enerji sönümleniyor yol boyunca, değil mi? Aynen öyle. Ancak manyetometreler zemine hiçbir sinyal göndermez. Onlar sadece o anki yerel manyetik alanın şiddetini pasif olarak ölçerler. Ya işin çılgınca tarafı şu, bu pasif dinleyiciler devasa derinliklere inebiliyor. Aktif dedektörlerin sinyalleri uzaklığın 6. kuvvetiyle falan düşerken, manyetometreler hedefin kütlesine bağlı olarak 10, 20 hatta 40 metre derinliklerdeki devasa demir yığınlarını şıp diye bulabiliyor. Tabii kütle ne kadar büyükse o kadar derinden algılar. Mesela yer altına gömülmüş eski bir tankı, devasa bir kasayı veya antik bir demir dövme fırınını falan. Hatta çift sensörlü gradyometreler var. 2 farklı noktadan ölçüm alıp o devasa uzay gürültülerini bile iptal ediyorlar, diyorlar kaynaklarda. O kısım gerçekten mühendislik harikasıdır bak. Düşün güneşte bir patlama oluyor ve dünyaya devasa bir manyetik fırtına çarpıyor. Cihaz çıldırır herhalde. Tek sensörlü bir cihaz bu fırtınayı yer altında devasa bir hedef varmış gibi algılayabilir, evet. Ancak gradyometrelerde örneğin bir çubuğun üstünde ve altında olmak üzere aralarında 50 santim mesafe olan 2 sensör bulunur. Altlı üstlü 2 sensör. Güneş fırtınası dünyaya vurduğunda her iki sensörü de aynı anda ve aynı şiddetle etkiler. O zaman cihaz bunu nasıl ayıklıyor? Cihaz üstteki sensörün verisini alttakinden matematiksel olarak çıkarır. Sonuç sıfırdır. Uzay gürültüsü tamamen silinmiştir anında. İnanılmaz ya. Geriye sadece toprağın hemen altındaki alt sensörü üst sensörden daha fazla etkileyen o lokal anomali, yani o gömülü yapı kalır.
Mükemmel bir arka plan gürültüsü engelleme sistemi gerçekten. Kulaklıklardaki aktif gürültü engelleme gibi bir nevi. Çok benzer bir mantık, evet. Ama girişte bahsettiğimiz o dramatik örneğe geri dönelim. Manyetometrelerin o büyük kör noktasına. Hani sadece ve sadece ferromanyetik yani manyetik özelliği olan nesneleri bulabilmeleri gerçeğini. Orası çok kritik bir detay işte. Altın, gümüş, bakır bunlara tamamen körler değil mi bu cihazlar? Maalesef öyle, çünkü o cihazların fiziği bunu gerektirir. Altın diamanyetik bir elementtir. Yani manyetik alana tepkisi çok mu az? Manyetik alanları çok çok zayıf bir şekilde iter ama bu etki dünyanın devasal manyetik alanında bir manyetometrenin tespit edebileceğinden yüzlerce kat daha küçüktür. Anladım. Eğer amacın altın bir sikke bulmaksa o 10 binlerce dolarlık manyetometre senin için sırtında taşıdığın gereksiz bir ağırlıktan ibarettir sadece. Girişteki o hüsranın sebebi buydu işte. Kesinlikle. Ancak amacın arkeolojik bir keşif yapmaksa, örneğin derinlerdeki pişmiş topraktan yapılmış bir Roma fırınını, içi doldurulmuş eski bir hendeyi veya manyetik yapısı çevresinden farklı olan antik bir duvarı arıyorsan, O zaman işler değişiyor. işte o zaman bir VLF dedektörü oyuncağa dönüşür ve seni hedefine ulaştıracak tek teknoloji manyetometre olur. Demek ki teknoloji asla tek başına bir çözüm değil. Önemli olan ne aradığını bilmek. Peki manyetometreler o manyetik bozulmaları devasa derinliklerden buluyor falan. Ancak ya aradığımız şey hiç metal değilse? Nasıl bir hedeften bahsediyorsun? Ya toprağın altında taştan yapılmış eski bir lahit, su dolu eski bir kuyu, plastikten bir doğal gaz borusu veya devasa bir mağara boşluğu arıyorsak? O zaman durum tamamen yön değiştiriyor. Evet, o zaman o metal dedektörleri de dünyanın manyetik alanını dinleyen o hassas manyetometrelerde tamamen işe yaramaz hale gelecek. Kesinlikle. İşte burada o bip bip sesleriyle yön bulmayı bırakıp yeryüzünün altını kelimenin tam anlamıyla görmeye başlıyoruz. GPR ve rezistivite ile 3 boyutlu haritalamadan bahsediyorum. Tabii görme kelimesi burada fiziksel bir görme değil, elektromanyetik bir algılamayı temsil ediyor. Tabii onu kastediyorum. Ekranda görüyoruz yani. GPR yani yeraltı radarı, ses dalgaları veya sadece manyetik alanlar değil, radyo dalgaları kullanır. Bildiğimiz radyo frekansı. Evet, cihazın anteni toprağa yüksek frekanslı elektromanyetik pulslar gönderir. Bu radyo dalgaları toprağın içinde ilerlerken farklı diyelektrik sabitine sahip bir katmanla, mesela toprak içindeki boş bir plastik boruyla veya taştan bir duvarla karşılaştığında... Sinyalin bir kısmı çarpıp geri mi dönüyor? Aynen öyle. Dalganın bir kısmı yansıyarak yüzeye yani alıcı antene geri döner. Ya aslında mekanizma hastanelerdeki ultrason cihazlarına çok benziyor değil mi? Hamilelikte bebeği görmek için vücuda ses dalgaları gönderip yankısını ekranda çiziyoruz falan. Burada da aynısını yeraltı için radyo dalgalarıyla yapıyoruz. Kavramsal olarak benzer, evet. Sonuçta bir yankı ve yansıma prensibi var ortada. Ancak fiziksel mekanizmaları tamamen zıttır. Nasıl yani? Ultrason mekanik ses dalgalarını kullanır ve bu dalgalar katı maddelerde çok iyi iletilirken boşlukta veya havada yayılmaz. Doğru, uzayda ses yayılmaz hani. Aynen. GPR ise elektromanyetik radyo dalgaları kullanır. Bu dalgalar havada veya boşlukta mükemmel bir şekilde yayılırken iletken ortamlarda çok zorlanırlar. O yüzden boşlukları bulmakta GPR gerçekten rakipsizdir. Çok ilginç. Ve GPR'da çok acımasız bir fiziksel takas kuralı var. Hani frekans, derinlik ve çözünürlük üçgeni. Bunu okuduğumda gerçekten çok şaşırmıştım. Fiziğin kaçınılmaz kanunları maalesef. Yani eğer 20-30 metre gibi çok derinleri görmek istiyorsan, devasa antenleri olan düşük frekanslı mesela 100 MHz bir GPR kullanıyorsun. Ama o zaman dalga boyu o kadar büyüyor ki sadece mağara gibi devasa yapıları görebiliyorsun, küçük detaylar tamamen siliniyor. Evet, düşük frekansta küçük şeyler görünmez. Eğer 1-2 santimlik hassasiyetle betondaki demir donatıları veya yüzeye yakın ince bir çatlığı arıyorsan, bu sefer 2000 MHz gibi çok yüksek frekans kullanıyorsun. İnanılmaz net bir görüntü alıyorsun ama sinyalin toprağın sadece 40-50 santim altına kadar gidebiliyor. Derinlikten feragat ediyorsun yani. Evet. Peki, neden küçük frekansla küçük nesneleri derinlerde göremiyoruz? Bunun mantığı ne? Bunun sebebi tamamen dalga boyu fiziği yüzünden. Dalga boyunu 1/4 kuralı dediğimiz kesin bir limit vardır fizikte.
1/4 kuralı. Hı hı. Eğer GPR anteninden çıkan radyo dalgasının boyu 40 santimetre ise o dalga 10 santimetreden daha küçük bir nesneyi fiziksel olarak göremez, yok sayar. Nasıl yok sayar? Çarpıp dönmesi gerekmiyor mu? Bunu anlamak için okyanustaki devasa bir dalgayı hayal etmeni isteyeceğim. O dalga küçük bir dubaya veya incecik bir direğe çarptığında ne olur sence? Yani etrafından dolaşır geçer dalga. Yansıyıp geri dönmez, evet. Dubanın etrafından kıvrılır, kırılmaya uğrar ve yoluna devam eder. Ancak o dev dalga geniş bir liman duvarına çarparsa, O zaman büyük bir şiddetle geri seker, yansır. işte düşük frekanslı GPR'ın o uzun dalgaları da toprağın altındaki 5 santimlik metal bir parayı adeta o küçük duba gibi es geçer, etrafından dolaşır ve cihaz hiçbir yansıma alamaz. Ya bu harika bir benzetme oldu. Dalga nesnenin etrafından akıp geçiyor resmen. Peki ya radyo dalgası göndermek yerine toprağa doğrudan elektrik verirsek ne oluyor? O bambaşka bir yöntem. O zaman da rezistivite yani elektriksel direnç tomografisi devreye giriyor anladığım kadarıyla. Araziye çıkıyorsun, bir çizgi halinde toprağa bir sürü çelik elektrot çakıyorsun Evet, ERT yöntemi. ve bu elektrotlar aracılığıyla toprağa elektrik akımı veriyorsun, değil mi? Toprağın bu akıma karşı gösterdiği elektriksel direnci ölçüyoruz aslında orada. Rezistivitenin en büyük gücü, çok geniş alanların ve derinliklerin tomografik bir haritasını çıkarabilmesindedir. Elektrik akımı her zaman en kolay yolu seçer. Ve o yazılımlar bu direnç farklılıklarını bizim için çok net renklere boyuyor ekranda. Görselleştiriyor, evet. Ekranda eğer yüksek bir direnç bölgesi varsa, yani sen elektriği vermişsin ama akım oradan geçmekte inanılmaz zorlanmışsa, sistem bunu genelde kırmızı veya turuncu renkle boyuyor. Bu da sana diyor ki burada kuru bir boşluk var, belki taştan yapılmış eski bir temel var ya da devasa bir mermer kütlesi var. Akım içinden geçemiyor çünkü. Boşluklar çok iyi yalıtkan olduğu için akım geçemez, evet. Eğer direnç çok düşükse, elektrik o bölgeden otobanda gider gibi kayıp gidiyorsa orası mavi veya lacivert renge boyanıyor. Demek ki orada su var, ıslak kil var ya da yoğun bir metal birikimi var. Doğru mu anladım? Kesinlikle doğru. Toprağın elektriksel haritası neyin nerede olduğuna dair kusursuz bir şablon verir bize. Ya şimdi dur, burası akıllara durgunluk verici bir nokta. Elimizde yeraltının 3 boyutlu voxel haritalarını çıkaran, o kırmızı ve mavi renklerle boşlukları, metalleri resmen çizen GPR ve rezistivite gibi inanılmaz teknolojiler var. Ekrandan yer altına resmen pencere açıyoruz. Öyle görünüyor, evet. Peki hal böyleyken neden tarlalarda, dağda, bayırda hala elinde bir çubukla bip bip diye öten metal dedektörleriyle gezen insanlar var? Neden bu GPR'lar o VLF ve PI dedektörlerini tamamen tarih öncesi bir alete, bir müzeliğe dönüştürmedi? Herkes niye GPR kullanmıyor? İşte bu çok yaygın bir yanılgıdır. Çünkü GPR ve rezistivite ekrandaki o muazzam görselleriyle bir sihirbaz gibi görünse de dünya laboratuvar şartlarında mükemmel işleyen bir ortam değildir. Doğa her zaman işleri zorlaştırıyor diyorsun. GPR'ın çok ölümcül, adeta kriptoniti olan bir zayıf noktası vardır. Kriptoniti mi? Nedir o? Elektriksel iletkenlik, radyo dalgaları kuru kumda, buzda veya temiz tatlı suda metrelerce harika bir şekilde yayılır. Hiç sorun yaşamazsın. Ancak zemin ıslak kille kaplıysa veya toprak tuzlu suya doygunsa işler o an tamamen değişir. Yani o iletken ortam sinyali sünger gibi emiyor mu? Sadece emmekle kalmıyor, onu tamamen dönüştürüyor. Buna fizikte atenüasyon, yani sinyal sönümlenmesi diyoruz. Nasıl çalışıyor bu atenüasyon? O iletken ıslak kilin içine giren radyo dalgası hedefe çarpıp geri dönmek yerine toprağın o yoğun iletken yapısı içinde sürtünmeye uğrar. Isı enerjisine dönüşerek kendi kendini tüketir ve tamamen yok olur. İnanılmaz ya, sinyal toprağı ısıtıp kayboluyor. Aynen öyle. Çöl kumunda 10 metre derinliği cam gibi kristal netliğinde gösteren o 100.000 dolarlık son teknoloji GPR cihazı, ıslak kirli bir tarlaya geldiğinde 20 santimetreden aşağısını göremeyen, tamamen kör ve sağır bir alete dönüşebilir. Şaka gibi, gerçekten 20 santim mi? Ve bu ironi bizi aslında cihazların özellikleri kadar önemli olan o büyük değişkene getiriyor. Çevresel faktörler, toprak ve hava şartları. Biz hep cihaz laboratuvardaymış gibi konuşuyoruz ama
Dünya adil bir oyun alanı değil hani. Toprak kelimenin tam anlamıyla bu teknolojilere karşı aktif bir savaş açıyor. Kesinlikle öyle. Çevresel faktörleri hesaba katmadan cihaz seçmek tam bir felakettir. Biraz önce GPR'ın ıslak topraktan, sudan ne kadar nefret ettiğini, sinyalinin nasıl eriyip gittiğini konuştuk. Konuştuk, evet, GPR suyu sevmiyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde o küçümsediğimiz metal dedektörleri var. Aa, evet, burası gerçekten harika bir kontrast. Yağmur yağdığında toprağın iletkenliği artıyor dedik. Bu durum GPR'ı bitiriyor. Ancak gömülü bir metal objenin, mesela toprağın altında yüzyıldır duran bakır bir paranın etrafındaki iyonlar yağmur suyuyla birlikte yavaş yavaş etraftaki toprağa sızmaya başlıyor. Buna halo etkisi diyorlar, değil mi? Evet, halo efekti denir buna. O küçük madeni para etrafına yaydığı metal iyonları sayesinde cihazın gözünde birdenbire bir tabak büyüklüğünde devasa ve parlayan bir hedefe dönüşüyor ıslak toprakta. Kısacası o GPR'ı öldüren yağmur, metal dedektörlerinin kelimenin tam anlamıyla en iyi dostu. Aynen öyle. VLF ve PI dedektör kullanıcıları ıslak toprağı bu yüzden çok severler. Islak zemin, bobinle hedef arasındaki elektriksel bağı güçlendirir, sinyaller keskinleşir ve derinlik ciddi oranda artar. O zaman hava durumu kimin sevineceğini belirliyor. Yağmurlu bir günde GPR operatörü cihazını kutusuna kaldırıp çaresizce evine dönerken detektör kullanıcısı araziye çıkmak için heyecanla montunu giyiyordur muhtemelen. Her teknolojinin kendi kriptoniti var dedik ama bu savaş sadece toprağın altında sinyallerin arasında yaşanmıyor ki. Cihazın fiziksel bileşenleri de var işin içinde. Hani hava şartlarıyla mücadele ediyorlar. Donanım tarafını da unutmamak lazım tabii. Aşırı soğuk veya aşırı nem elektronikleri mahvediyor mesela. Yüksek nemli bir ortamda çalışıyorsan ve cihazının yalıtımı kötüyse o pahalı kontrol ünitelerinin içinde yoğuşma, yani kondensasyon başlıyor. O mikro devreler bir anda kısa devre yapıyor, korozyon başlıyor falan. Fiziksel çevreyi küçümsemek her zaman pahalıya patlar arazide. Mesela sıfırın altındaki dondurucu soğuk hava, GPR'ın veya detektörün içindeki lityum iyon pillerin kapasitesini anında %50 oranında düşürür. Piller direkt bitiyor yani. Evet. Hatta ekranda haritayı okumaya çalıştığın o LCD panellerin içindeki sıvı kristaller donmaya başlar ve ekran yavaşlayarak tamamen okunmaz hale gelir. İnanılmaz ya. Sen yerin altında gizli bir geçit ararken yerin üstündeki hava senin pilini emiyor ve ekranını donduruyor. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, doğanın her zaman söyleyecek son bir sözü var galiba. Doğa her zaman kazanır. Peki o zaman VLF'den PIK'ya, manyetometrelerden GPR ve rezistiviteye kadar uzanan bu cihaz evrenini senin için toparlamamız gerekirse şunu çok net gördük bugün. Yeraltı cihazları birer sihirbaz şapkası değil. Makinayı açıp içinden hazine çıkarmıyoruz falan. Fiziğin kurallarına tabiiz tamamen. Fiziğin elektromanyetizmanın limitleri içinde bir satranç oynuyoruz resmen. Eğer altın peşindeysen ve ince ayrım istiyorsan VLF seçeceksin. Minerali ve kili aşıp derine inmek istiyorsan ama çöplük kazmak gibi bir ameliyeye razıysan PI seçeceksin. Gömülü devasa bir demir kütlesi arıyorsan manyetometreye güveneceksin. Metalle işim yok diyorsan da Evet, metalle işim yok. Ben eski bir lahit, bir boşluk veya yeraltı suyu arıyorum diyorsan o zaman GPR veya rezistivitenin dünyasına adım atacaksın. ve elbette tüm bu kararları hedefin kimliğine, arazinin jeolojik yapısına ve cebindeki bütçeye göre de optimize edeceksin. Veriyi toplamak, inanın işin sadece hamallık kısmıdır. İş yorumlamada bitiyor. Asıl ustalık, o cihazın limitlerini bilip, ekrandaki o sinyalleri, o renkli haritaları doğanın kurallarıyla birlikte doğru yorumlayabilmektir. Kesinlikle haklısın. Veda etmeden önce senin aklını kurcalayacak, o kaynakların ve günümüzün ötesine geçecek bir düşünce deneyi bırakmak istiyorum. Dinliyorum. Bugün hep insanın kararlarına, insanın yürüyüş hızına, yorulan kollarına ve donan pillerine bağlı el cihazlarından bahsettik. Peki ya çok yakın bir gelecekte insan faktörü bu denklemden tamamen çıkarılırsa?
Düşünsene, yapay zeka ile donatılmış, altında hem devasa derinlikleri gören, düşük frekanslı bir GPR, hem kuantum sensörlü ultra hassas bir manyetometre, hem de kusursuz bir metal dedektörü barındıran otonom drone sürüleri olduğunu hayal et. Oldukça distopik ama mümkün bir gelecek bu. Yere sadece birkaç santim mesafeden uçan bu yüzlerce drone, toprağa tek bir insan ayağı bile basmadan o sarp dağları, balta girmemiş ormanları, antik vadileri sadece dakikalar içinde tarasa ve yer altının milimetrik mükemmel 3 boyutlu haritası içindeki metallerin kimliklerine kadar anında cep telefonuna düşse, Teknoloji oraya doğru gidiyor zaten. o asırlardır bilinmeyen karanlık yeraltı dünyası bir bilgisayar ekranında tamamen şeffaf ve görünür olduğunda, define avcılığının o antik romantizmi, o acaba altında ne var tutkusu sence hayatta kalabilecek mi? Yoksa o boş çimenliğe baktığımızda artık hayal kurmayı bırakacak mıyız? İnsanoğlu bilinmeyeni sever, gizem her zaman bizi motive eder. Her şey şeffaflaştığında aramaktan çok sadece gidip almaya dönüşen bir süreç o romantizmi kesinlikle öldürecektir diye düşünüyorum. Yani heyecan biter diyorsun. Ama belki de o gün geldiğinde nerede neyin olduğunu net olarak bilmenin getireceği o yeni tarihsel aydınlanma kendi yeni tutkusunu ve bilimine dair yeni ufuklar yaratır. Belki de. Boş bir çimenlik hiçbir zaman sadece bir çimenlik değildir. Hele ki altına hangi gözlükle bakacağını biliyorsan. Bu derinlemesine analizimizi toparlarken o görünmez dünyaya dair bakış açını biraz olsun değiştirebildiğimizi umuyoruz. Şöyle bir senaryo düşün. Harika bir hafta sonu. Ormanda sessiz ve sakin bir yürüyüş yapıyorsun. En sevdiğim. Aynen. Temiz hava var, rüzgarın o yapraklardaki hışırtısı falan. Derken yolunun üzerinde toprağa yarı yarıya gömülmüş devasa bir kayaya denk geliyorsun. Fakat yakından baktığında bunun öyle sıradan, rüzgarın aşındırdığı bir taş olmadığını fark ediyorsun. Üzerine çok net, adeta şey gibi bir heykeltıraşın elinden çıkmış gibi işlenmiş bir tavuk figürü var. Çok spesifik bir örnek oldu bu. Ya evet. Hatta hemen yanında daha küçük, belli belirsiz birkaç civciv silüeti falan da var. Şimdi sana soruyorum, hani bizi dinlerken bir düşün. Bu sadece antik dönemlerden kalma ilginç bir doğa anıtı mı? Yoksa tam da ayak bastığın o yerin metrelerce altındaki akıl almaz bir servetin haritası mı? İşte insanı asıl heyecanlandıran o ince çizgi zaten. Yani gördüğümüz şey sadece estetik bir kaygı mührü mü yoksa kuşaklar sonrasına bırakılmış, çözülmeyi bekleyen kriptografik bir şifre mi? Kesinlikle. Çoğu zaman o Anadolu coğrafyasındaki kayalar, toprağın altında yatan ve yüzyıllardır gün yüzüne çıkmayı bekleyen sırlar barındırıyor aslında. Zaten tam da bu yüzden bugünkü derinlemesine incelememizde Anadolu'nun dört bir yanına dağılmış bu define işaretlerinin o gizemli ve bence oldukça sessiz dilini masaya yatırıyoruz. Çok da derin bir konu bu arada. Hem de nasıl? Elimizde gerçekten ufuk açıcı kaynaklar var bugün. Bir yanda arazideki define sembollerinin geometrik ve matematiksel sırlarını çözen uzman analizleri var. Diğer yandaysa, ki bu beni çok şaşırttı, Karadeniz Araştırmaları dergisinde yayımlanmış, işin şamanik kökenlerini irdeleyen çok derin bir akademik makale duruyor. O makale gerçekten ezber bozucu. Yani işin sadece harita okuma kısmı olmadığını çok net gösteriyor. Aynen öyle. Sadece kayalardaki o çarpı işaretini okumakla kalmayacağız. Bu altın arayışının yerin metrelerce altında nasıl bir anda psikolojik ve doğaüstü bir hayatta kalma savaşına dönüştüğünü inceleyeceğiz. Çok katmanlı bir kaynak havuzumuz var doğrusu. Amacımız sadece şu işaretin anlamı budur deyip geçmek değil. Değil, evet. Bu sembollerin arkasındaki o dahice mühendisliği ve insan psikolojisini anlamak istiyoruz. Düşünsene, bankaların, dijital kasaların falan olmadığı dönemlerde insanlar tüm varlıklarını doğanın hafızasına nasıl entegre etmişler? Bu gerçekten büyüleyici bir şey. O zaman arazideki şifreleri okuyarak başlayalım diyorum. Başlayalım. Diyelim ki altının peşine düştük, tamam mı? Kaynaklara baktığımda sembollerin öyle rastgele çizilmediğini fark ettim. Belirli amaçlara göre gruplandırılmışlar. Mesela yön ve mesafe belirten adeta bir navigasyon cihazı gibi çalışan hayvan figürleri var.
Evet, özellikle bazı hayvanlar çok popüler bu konuda. Yılan işareti sanırım bunlardan en yaygın olanı değil mi? Ne anlama geliyor tam olarak? Yılan çok temel bir ölçüm aracı olarak kullanılıyor aslında. Tabii yılanın duruşu burada asıl şifreyi barındırıyor. Nasıl yani? Duruşu gerken? Şöyle ki, eğer kendi etrafında çöreklenmiş bir yılan değil de bir yöne doğru kıvrılarak ilerleyen bir yılan figürü varsa, işte bu doğrudan bir mesafe ve yön vektörüdür. Bildiğimiz ok işareti gibi yani. Aynen, ama balada detayı var. Uzmanların analizlerine göre yılanın o kuyruk kısmı bir cetvel gibi kullanılıyor. O kayadaki kuyruğun uzunluğunu ölçüyorsun, çıkan her santimetreyi bir adım veya belli bir arşın ölçüsü olarak kabul edip yılanın başının baktığı yöne doğru o kadar ilerliyorsun. Yok artık. Yani yılanın o kıvrımlı yapısını aslında antik bir mezura gibi tasarlamışlar. Kesinlikle öyle. Çok pratik bir çözüm aslında. Peki ya şu girişte bahsettiğim tavuk ve civciv figürü? Orada bir uzunluk ölçmekten ziyade sanırım sürü psikolojisine dayalı bir mantık var kaynaklara göre. Tam olarak öyle. Tavuk ve civciv işareti genelde belli azınlık toplumlarına atfedilen, daha çok dikkati ölçen bir şifreleme yöntemidir. Dikkatimi ölçüyor. Nasıl yani? Burada aranan şey anormalliktir. Mantık o farklı olanı bulmak üzerine kurulu. Diyelim ki kayanın üzerinde bir tavuk ve etrafında 5 civciv olduğunu düşün. Tamam, hayal ettim. O civcivlerden 4'ü annesine bakarken biri tam tersi yöne bakıyordur mesela. Veya 4'ü annesinin hemen dibindeyken biri sürüden biraz daha uzakta, farklı bir oyuğun içinde falan duruyordur. Yani o aykırı olan civciv bir mesaj veriyor. Aynen öyle. İşte o farklı duran, arkada kalan veya başka yöne bakan civciv senin asıl yön pusulandır. Çok zekice ya. Bir de çevresel manipülasyon yapan semboller var. Kaynaklarda balık figüründen bahsediliyor mesela. Ah, balık çok klasik bir işarettir. Yani balığın karada bir kayanın üzerinde işi olmadığına göre bu sembolü çizen kişinin zihninde doğrudan bir coğrafi yönlendirme var demek değil mi? Çok doğru bir mantık kurdun. Balık doğası gereği suyu temsil eder. Ve Hristiyanlıkta da dini bir alt metni vardır tabii. Eğer bir kayada balık işareti bulduysan, toprağın altında değil, etraftaki su kaynaklarında bir şeyler aramalısın. Neler olabilir bunlar? Bu kurumuş bir dere yatağı olabilir, eski bir kuyu veya bir şelale olabilir. Hatta şey çok ilginçtir bazen, şelalenin suyunun döküldüğü o yerde suyun oluşturduğu doğal perdenin arkasında kalan duvarda gizli kasalar tasarlanır. Filmlerdeki gibi şelalenin arkasındaki gizli mağara mantığı. Birebir aynısı. Suyun o akış hızı ve yönü kasanın yerini gizleyen doğal bir kamuflaj oluyor onlar için. Sadece hayvanlar da değil anladığım kadarıyla, doğrudan insan bedeni veya aletlerde kullanılmış, mesela sadece bir ayak izi veya bir göz işareti falan var kaynaklarda. Evet, insan anatomisi de çok sık kullanılıyor. Hatta göz işareti için okuduğum çok ilginç bir detay vardı. Şöyle diyordu, sırtınızı o kayadaki göze verip gözün baktığı ufka odaklanın. Çok şiirsel değil mi? Kesinlikle, yani işareti çizen kişi aslında senin kendi gözlerini yüzyıllar sonra kendi perspektifine yerleştiriyor. Ya da tabanca figürü var mesela, namlunun baktığı yöne doğru ortalama 78 adım atılması gerektiği belirtiliyor. Tabii bunlar mesafe ve yön anlatanlar, bir de güç sembolleri var boğa gibi. Boğa ne anlama geliyor definecilikte? Boğa, antik çağlardan beri gücü, bereketi ve o yeniden doğuşu temsil eder. Yani eğer bir boğa figürü bulduysan, o öyle sıradan bir çiftçinin veya tüccarın birikimi falan değildir. Daha büyük bir şeyden bahsediyoruz. Kesinlikle. Bir krala, yüksek rütbeli bir komutana ait devasa bir hazineye veya bir anıt mezara yaklaştığının işaretidir bu. Haç işareti de yine arazinin statüsünü belirler. Kilise arazisi olduğunu mu gösteriyor haç? Aynen. Bir kilise mülkünde veya kutsal bir aile mezarlığında olduğunu anlarsın haç gördüğünde. Şimdi tüm bu sembolleri, o adımlamaları falan düşününce bu bana devasa, üstü açık bir bulmaca labirentinde dolaşmayı hatırlattı. Çok keyifli Kesinlikle öyle. Dev bir açık hava kaçış oyunu gibi. ama dürüst olmak gerekirse burada aklıma hiç yatmayan çok temel bir çelişki var. Yani sana da sormak istiyorum bunu. Tabii, nedir? Bütün hayatım boyunca biriktirdiğim, güvenliğinden endişe ettiğim servetimi gideceğim, toprağa gömeceğim. Tamam. Tamam.
Sonra da gidip devasa bir kayanın üzerine metrelerce uzaktan görünen koca bir tavuk ya da yılan figürü kazıyacağım. Neden bütün dünyaya "Hey, benim altınlarım tam olarak burada" diye bağıracak bir tabela asayım ki? Çok haklı bir isyan bu. Değil mi ama? Yani gizli kalması gereken bir şeyi neden bu kadar görünür kılıyorlar? Ben bunu anlayamadım. Ya modern bir zihinle baktığında bu devasa bir güvenlik açığı gibi görünüyor haklı olarak. Çünkü biz bugün şifrelerimizi kimsenin göremeyeceği şekilde siyah ekranların arkasına, bulutlara falan gizliyoruz. Evet, kimseyle paylaşmıyoruz. Ama o dönemin parametreleri bambaşkaydı. Bu işaretler yoldan geçen sıradan köylüler veya yabancılar o serveti bulsun diye yapılmadı sonuçta. Kimin için yapıldı peki? Gömüyü yapan kişi bu işaretleri kendisi için ya da göç etmek, sürgüne gitmek zorunda kaldığında geride bıraktığı soyu için yaptı. O zamanlar bir arazinin koordinatını bir kağıda yazıp torununa veremezdin ki. Doğru. Harita falan yok ortada. Araziler birbirine benzer, ağaçlar kesilir, yollar değişir ama devasa bir ana kaya binlerce yıl orada kalır, değişmez. Yani kayaya işlenen bu figürler aslında kuşaklar arası gönderilen zamanın aşındıramayacağı coğrafi mektuplar bir nevi. Tam anlamıyla öyle. Ve işin bir de o dönemki sosyolojik yasal boyutu var tabii. O nasıl bir boyut? Biz bugün o figürleri birer hazine haritası olarak görüyoruz. Ama o dönemlerde bu tür anıtlar ve işaretler kutsal veya devlete ait kabul ediliyordu. Dokunulmazlığı vardı yani. Kesinlikle. Bir anıtı veya define işaretini kasten kırmanın, tahrip etmenin cezası doğrudan idamdı. İnsanlar o işareti görse bile korkudan yanına yaklaşamaz. Orayı kazmaya falan cesaret edemezdi. İnanılmaz. Yani o işaretin ince ince bir sanat eseri gibi işlenmesinin asıl sebebi tam da budur. Görünürlüğü onun en büyük yasal kalkanıydı aslında. Ölüm korkusunu şifreli kasanın kilidi yapmak. Dönemin koşullarını düşününce gerçekten kusursuz bir strateji. Öyle, çok rasyonel bir karar. Peki, diyelim ki adımları saydık, yılanın kuyruğunu ölçtük, biçtik ve haritadaki o çarpı noktasını tespit ettik. İnsanlar bu saklama yerlerini seçerken nelere dikkat ediyorlardı? Çünkü kaynakları okurken bunun sadece fiziksel bir çukur açmaktan ibaret olmadığını gördüm. Ciddi bir sosyolojik gözlem gerektiriyor sanki. Kesinlikle. Saklama yeri seçimi başlı başına bir hayatta kalma mühendisliği aslında. Birinci kural şuydu, insanların asla yıkmayacağı, kendi gündelik hayatlarında kullanmaya devam edeceği işlevsel yapıları seçmek. Ne gibi yapılar mesela? Sarnıçların veya aktif su kuyularının en dipleri gibi. Ya da taş köprülerin ayakları. Bak, köprü ayakları fikri çok zekice. Çünkü o köprüyü inşa eden medeniyet yıkılsa bile yerine gelen yeni medeniyet o köprüyü kullanmak zorunda kalacak. Hatta o köprüden geçen düşman ordusu bile lojistik nedenlerle o taş köprüyü kullanır. Kimse çalışan bir köprüyü durduk yere dinamitlemez ki. Uzun ömürlü ağaçlar. Ağacın içine mi saklıyorlar? O nasıl oluyor? Şöyle, genç bir ağacın gövdesinde küçük bir oyuk açıp altını veya nesneyi bir zincirle oraya bağlıyorlar. Ağaç büyüdükçe o kabuk dışa doğru genişleyerek o metali ve gömüyü tamamen içine alıyor. İnanılmaz bir doğa olayı. Yıllar sonra geldiğinde define toprağın altında falan değil. O canlı organizmanın ağacın gövdesinin tam kalbinde gizlenmiş oluyor. Doğanın kendi büyüme sürecini bir tür yutma ve koruma mekanizmasına çevirmek. Çok şiirsel ama kaynaklarda okuduğum bir başka saklama yöntemi var ki o dönemin gerçekleri düşünüldüğünde tam anlamıyla zihin durdurucu. Şu sahte türbeler meselesinden bahsetmek istiyorum. Ah evet, o konu gerçekten sosyolojik bir şaheserdir. Anadolu'daki o büyük göç hareketleri sırasında insanların bulduğu bu yöntem inanılmaz bir psikolojik manipülasyon değil mi? Evet, bu belki de tarihteki en zekice sosyolojik mühendislik örneklerinden biri. Bölgeden göç etmek veya sürgün edilmek zorunda kalan azınlıklar var ya hani, özellikle 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında, Evet, o zorunlu göç dönemleri. onlar kendi terk ettikleri topraklara kimin yerleşeceğini çok iyi biliyorlardı. Yeni gelen o nüfusun kültürel ve dini kodlarını da çok iyi analiz etmişlerdi. Yani Müslüman halkın o bölgeye geleceğini biliyorlar. Kesinlikle. Ve Müslüman halkın türbelere, yatırlara, mezarlıklara olan o derin ve dokunulmaz saygısını biliyorlardı. Bir Müslümanın asla bir evliya mezarını tahrip etmeyeceği gerçeği onlar için mükemmel bir güvenlik duvarıydı. Yani düşmanının
Veya toprağına el koyan kişinin kutsalına olan saygısını kendi kasanın en kırılmaz kilidi olarak kullanıyorsun. İnanç sistemini resmen hackliyorlar ya. Kesinlikle hackliyorlar. Ellerindeki altınları gömüp üzerlerine sahte türbeler inşa ettiler. Üstelik sadece taşları dizmekle de kalmadılar. Başka ne yaptılar? Bu sahte türbeler etrafında kulaktan kulağa yayılacak garip baba veya kimsesiz evliya gibi sahte efsaneler bile uydurdular. Bölgeye yerleşen halk onlarca yıl boyunca o sahte türbelerde yatan sözde evliyalara dua etti, dilek diledi, ağaçlarına çaput bağladı falan. Şaka gibi gerçekten. Ama aslında altında yatan şey sadece göç eden bir ailenin küpler dolusu altınıydı. Aynı şekilde İstanbul'daki Müslüman mezarlıklarına da içinde cenaze olmayan, sadece hazine barındıran sahte mezarlar yapmışlardır. O çaput bağlayan köylünün ironisi gerçekten çok sarsıcı. Duasını toprağın altındaki bir Rum veya Ermeni altına yapıyor aslında. Ama tam bu noktada kaynakların üzerine basa basa vurguladığı ve dinleyicimizle kesinlikle paylaşmamız gereken çok hayati bir durum var. Elbette. Bu uyarıyı yapmak boynumuzun borcu. Bu sahte türbe efsaneleri defineciler arasında o kadar çok yayıldı ki günümüzde bu hikayeler yüzünden pek çok kişi gerçek kültürel miraslarımızı tahrip ediyor. Evet, asıl tehlike bu. Kime ait olduğu yüzyıllardır belli olan gerçek evliya mezarlarını, tarihi sit alanlarını mahvediyorlar. Orada hazine var zannıyla geri dönüşü olmayan zararlar veriyorlar. Kaynaklar da bu konuda çok net uyarıyor. Aynen, biz de buradan altını çizelim. Sit alanı ilan edilmiş veya tarihi dokusu olan gerçek türbelere, mezarlıklara dokunmak hem ağır hapis cezası gerektiren bir suçtur hem de kendi tarihimize ihanettir. Kesinlikle. Her türlü arama faaliyetinin sadece devlet denetiminde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ruhsatlı kazı mevzuatı çerçevesinde yapılması yasal bir zorunluluktur. Bunu asla unutmamak lazım. Bu gerçekten çok önemli bir çizgi. O anlattığımız sahte türbe hikayeleri falan tarihi birer anekdot sadece. Günümüz için bir eylem rehberi değil. Peki, diyelim ki tüm yasal süreçleri geçtik, devlet denetiminde ruhsatlı bir kazıdayız falan. O şifreli mezarı veya gizli odayı bulduk, haritayı okuduk, psikolojik o duvarı da aştık, sandığı açıp altına alıp gidiyor muyuz? Keşke o kadar kolay olsa. Kaynaklar bu noktada işin renginin çok karanlık bir hal aldığını gösteriyor sanki. Çünkü gömüyü yapanlar geride sadece şifreler falan değil, ölümcül fiziksel tuzaklar da bırakmışlar galiba. Hem de nasıl? Fiziksel tuzaklar işin mühendislik harikası ama bir o kadar da acımasız kısmı. Gömüyü saklayan o kişiler, o odaya yetkisiz birinin girmesi ihtimaline karşı kinetik enerjiyi kullanan önlemler almışlar. Kinetik enerji derken ne tarz tuzaklar bunlar? Merdiven tuzakları örneğin. Yer altına inen birkaç basamak düşün. Belli bir basamağın altındaki destek mekanizması kasten zayıflatılmış veya bir manivelaya bağlanmış oluyor. Film sahnesi gibi bastığın an çöküyor mu? Aynen öyle. O basamağa ağırlığını verdiğinde ya tavan doğrudan üzerine çöküyor ya da bastığın zemin bir anda boşa çıkıp seni daha da derin, karanlık bir kuyuya düşürüyor. Kapı menteşelerine veya kilitlere entegre edilmiş, kapı açıldığı an gerilmiş bir yayı serbest bırakarak fırlayan ok tuzakları falan da sıklıkla anlatılır. Kinetik tuzaklar korkutucu, tamam, ama beni asıl dehşete düşüren şey o biyolojik olanlardı. Kaynaklarda akrep işaretinden bahsediliyor mesela. Eğer arazide bir akrep resmi gördüyseniz arkanızı dönün ve oradan uzaklaşın diye net bir uyarı var. Bu doğrudan bir zehir uyarısı, değil mi? Evet, tam olarak o. Akrep sembolü, o alanın biyolojik veya kimyasal bir koruma altında olduğunu gösterir. Bu, ta Bizans döneminden kalma, özellikle de yüksek statülü mezarlarda kullanılan çok karanlık bir gelenektir. Zehri nereye sürüyorlar peki? O kapalı mahzenin duvarlarına veya doğrudan altın sikkelerin üzerine son derece etkili, ağır metallerden veya bitkisel ekstrelerden elde edilmiş ölümcül bir zehir sürüyorlar. Yüzlerce yıl havasız kalan o mahzeni açtığında içeri giren oksijenle birlikte o zehirli toz anında havaya karışıyor. Ve sen o havayı soluduğunda veya o zehirli paraya çıplak elle falan dokunduğunda doğrudan derinden emiliyor. İşin bence en kötü yanı da bu zehrin anında öldürmemesi sanırım. Kaynaklarda çok korkunç bir detay vardı. Evet, o yavaş ölüm süreci.
Bu zehrin akciğerlere yapıştığı ve kişiyi yaklaşık 40-45 gün içinde yavaş yavaş akciğerlerini parçalayarak korkunç bir ölüme sürüklediği yazıyor. Düşünsene, defineyi buluyorsun, harika, zengin oldum diye seviniyorsun ama aslında o odaya girdiğin an ölüm fermanını imzalamışsın. Hiçbir belirti göstermeden haftalarca normal hayatına devam ediyorsun ve sonra aniden vücudun iflas ediyor. 40 günlük yavaş bir ölüm, bu ne kadar büyük bir kinin eseri olabilir ya. Ama daha da ilginci, kaynaklarda definecilerin bu zehirli odalara girmek için kullandıkları bir hayatta kalma yöntemi anlatılıyor. Açıkçası okuduğumda hem midem bulandı hem de insanın hırsının sınırlarına inanamadım. O maske yönteminden bahsediyorsun, değil mi? Evet. Odadaki o zehirli havayı solumamak için pamuklu bir beze idrarlarını yapıyorlar. Sonra o idrarlı bezi ağızlarına ve burunlarına sıkıca bağlayıp o zehirli mazene öyle giriyorlar. Yer gerçekten akıl alır gibi değil. Maalesef evet. Çok ilkel ama kendi içinde bir kimya bilgisi barındırıyor aslında. Nasıl yani? İşe yarıyor mu bu? İdrardaki amonyağın havaya karışan o zehirli gazları ve ağır metalleri nötralize edeceği, en azından bir filtre görevi göreceği inancıyla geliştirilmiş oldukça çaresiz bir yöntem bu. Yani antik ve aşırı iğrenç bir gaz maskesi. Gerçekten bir insanın o karanlık ve dar odaya girmek için kendi idrarını yüzüne bağlayacak kadar bu riski göze almasa o altının nasıl bir psikolojik çekim gücü var? Fakat bu tuzakları kuran kişinin psikolojisini de düşünmeden edemiyorum. Kesinlikle. Asıl empati yapılması gereken yer orası. Memleketinden sürülmüşsün, tüm hayatını geride bırakmışsın. O zehir, o insanın hissettiği mutlak çaresizliğin toprağa kazınmış hali. Hani eğer bu servet benim değilse kimsenin olmasın mantığının en somut yansıması bence. Çok doğru bir teşhis bu. O zehir, korunmadan çok bir intikam alma aracıdır aslında. Ancak hani işin fiziksel ve kimyasal kısmı bir yere kadar. O zehirli paraları falan geçtikten sonra bile defineciler için asıl büyük tehlike görünmez olanlarda yatıyor. İşte şimdi o Karadeniz Araştırmaları dergisindeki akademik makalenin merkezine geliyoruz sanırım. Evet, çünkü bir harita okuma işi olarak başlayan bu serüven, gece yarısı ormanın derinliklerinde bir anda ruhsal ve doğaüstü bir savaşa dönüşüyor. Burası işin tamamen folklorik ve karanlık boyutu ya. Defineciler arasında dilden dile dolaşan o doğaüstü hikayeler var ya, folklor uzmanları bunlara memorat, yani kişisel doğaüstü deneyim efsaneleri falan diyor. İnanışa göre toprağın altında uzun süre kalan her değerli eşyayı, kan bulaşmış her metali, o bölgenin görünmez varlıkları, cinleri sahipleniyor. Aynen öyle. Onlar artık o altının bekçileri oluyor. Ve sen orayı kazmaya başladığında bu varlıklar o altını sana vermemek için bildiğin aklınla oynamaya başlıyorlar. Halüsinasyonlardan bahsediyorsun. Kesinlikle. Defineci folklorunda bu bekçilerin yarattığı korkutucu halüsinasyon örnekleri sayısızdır. Gecenin köründe dağın başında kazı yaparken aniden vadiden gümbür gümbür düğün ve davul sesleri duyanlar var mesela. Ormanın ortasında düğün sesi mi? Çok ürkütücü. Hem de nasıl? Gözleri kıpkırmızı parlayan devasa yılanların kazı alanına çöreklenmesi anlatılır. Ya da adam kazı alanına yaklaşan sahipsiz bir köpeği taş atarak kovalamaya çalışıyor, köpek bir anda alevler içinde bir at arabasına falan dönüşüyor. Yok artık. Havada asılı kalan kazmalar, kürekler. Tüm bunlarla başa çıkmak için de defineciler kendilerince inanılmaz sıkı, askeri düzeyde ritüeller geliştirmişler. Evet, o görünmez savaşın kuralları. En önemlisi sessizlik kuralı galiba. Kazı alanına gidildiğinden dönülene kadar asla konuşulmuyor. Özellikle kazı sırasında küpü veya altını bulduklarında birisi refleksle sevinip bulduk diye bağırırsa her şeyin mahvolacağına inanıyorlar. Evet, o an o sesin frekansıyla altının cinler tarafından tamamen sahiplenileceğine inanılır. Küpün içindeki altının bir anda yılana veya kömüre falan dönüşeceğinden çok korkarlar. Sadece sessizlikte değil ki, bedensel ve ruhsal bir arınma sürecine giriyorlar. Defineye gitmeden önce bir hafta boyunca cinsel perhiz yapıyorlar. Et, yumurta, süt gibi hiçbir hayvansal gıda tüketmiyorlar. Sadece bitkisel besleniyorlar falan. Zamanlama da çok kritik onlar için. Kazılar her zaman gece yarısı yapılıyor. Hatta pek çoğu özellikle Ramazan ayında kazı yapmayı tercih ediyor.
Neden özellikle Ramazan ayı? Çünkü İslami inanca göre Ramazan'da şeytanlar ve kötücül cinler zincire vurulur. Dolayısıyla o altın bekçilerinin o ay boyunca kendilerine zarar veremeyeceğini düşünürler. Yer tespiti ve koruma ritüelleri daha da garip bence. Yanlarında büyü bozması için hocalar götürüyorlar. Ama o makalede okuduğum en tuhaf detay şeydi. Akli dengesi bozuk kadınları veya bembeyaz hiç lekesi olmayan horozları kazı alanına götürmeleri. Evet, delilerin gaybı yani görünmeyen alemi, o cinlerin frekansını ve altınların saklı olduğu boyutu görebildiğine inanıyorlar çünkü. Bir de işin o kan akıtma kısmı var. Nasıl bir kan akıtma, adaks gibi mi? Aynen öyle. Hazinenin bulunduğu yerde mutlaka bir horoz falan kesiyorlar. Hayvan yoksa kendi parmaklarını kesip o toprağa birkaç damla kan damlatıyorlar. Ve buldukları o malzemenin küçük bir parçasını, mesela bir sikkeyi, orada toprağa geri bırakıyorlar. Toprağa bir tür diyet ödüyorlar aslında. Kendi kanıyla veya bir kurbanın kanıyla o altının bedelini ruhlara ödemek istiyorlar anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Ama burada durup daha analitik bir pencereden bakmak istiyorum ben. Tamam, tüm bu düğün sesleri, o kırmızı gözlü yılanlar, at arabasına dönüşen köpekler falan cidden çok korkutucu. Ama gerçekçi olalım biraz. Tabii, bilimsel yaklaşalım. Gecemin kör karanlığında, dağın başında uykusuz kalmışsın, belki bir haftadır açsın, düzgün beslenmemişsin, aşırı bir adrenalin ve sürekli bir cin göreceğim korkusu var. En önemlisi de toprağın metrelerce altına hava sirkülasyonu olmayan daracık bir çukura inip ağır fiziksel efor sarf ediyorsun. Fiziksel limitleri zorluyorlar yani. Aynen. Acaba diyorum tüm bu duyulan sesler, illüzyonlar ve o doğaüstü sanrılar aslında o derin çukurlardaki karbonmonoksit zehirlenmesinin, oksijensizliğin ve beynin yaşadığı o ekstrem fizyolojik stresin bir sonucu olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Tıbbi ve fizyolojik olarak baktığımızda oksijen yetersizliği, gaz zehirlenmesi, uyku yoksunluğu ve o yüksek kaygı birleştiğinde beynin bu tür işitsel ve görsel sanrılar üretmesi son derece olası. Yani yılan falan yok ortada. Yani o kırmızı gözlü yılan aslında beynin oksijensiz kaldığı için verdiği bir alarm sinyali olabilir vücuda. Bunu cebimizde tutuyoruz. Fakat hani asıl bomba burada, Karadeniz Araştırmaları dergisindeki makale olaya tıbbi değil, antropolojik bir pencereden bakıyor ve asıl sarsıcı olan da bu bence. Evet, makaledeki o bağlantı gerçekten bu sohbetin zirve noktasıydı diyebilirim. Nedir o antropolojik köken? Makale, modern definecilerin az önce saydığın bu tuhaf ritüellerini alıyor ve eski Sibirya ve Altay Türklerinin o antik avcılık ritüelleriyle doğrudan karşılaştırıyor. Sonuç birebir kopyala yapıştır denecek kadar aynı çıkıyor. Bir dakika, yüzlerce yıllık şamanik avcılık ritüelleriyle gece yarısı altın arayan adamların kuralları nasıl olabilir ki? Çok basit bir kültürel aktarım bu. Sibirya avcıları da devasa taygalarda ava çıkmadan önce ruhsal olarak arınmak için günlerce cinsel perhiz yaparlardı. Hayvanların ruhunu ve ormanın iyelerini, yani koruyucu ruhlarını ürkütmemek için ormanda asla yüksek sesle konuşmazlar, hatta hayvanların isimlerini anmamak için gizli bir jargon kullanırlardı. Bildiğin definecinin sessizlik kuralı bu. Ta kendisi, avcılar orman ruhlarını memnun etmek için yanlarında mutlaka destan anlatan, doğaüstü güçlerle iletişim kurabilen bir şaman veya masalcı götürürlerdi. Defineci kimi götürüyor yanına? Görünmez alemi kontrol etmesi için okuyup üfleyen hocayı veya gayipten haber veren bir deliyi. Paralellikler inanılmaz gerçekten. Peki ya şu kan akıtma ve adak bırakma meselesi? Orada da durum tam olarak aynı. Avcılar büyük bir av vurduklarında o hayvanı onlara verdiği için ormanın iyilerine, yani doğanın ruhuna teşekkür etmek amacıyla avın bir parçasını, kanını falan toprağa bırakırlardı. Eğer toprağın hakkını vermezlerse o ruhların onlara felaket getireceğine inanırlardı. Defineciler ne yapıyor? Kan akıtıyor ve buldukları altının bir parçasını adak olarak o deliğe geri atıyor. Avcıdan defineciye uzanan bu kültürel evim muazzam bir şey. Yani hedef nesne sadece boyut değiştirmiş. Antik çağlarda insanların hayatta kalması için en değerli şey hayvandı, onun etiydi. Bugün ise modern insanın hayatta kalması ve güç kazanması için en değerli şey altın. Çok güzel özetledin.
Ormanın o koruyucu ruhları yerini altının bekçisi olan cinlere bırakmış, şamanik masalcının yerini dualar okuyan hoca almış falan. Hedef etten altına kaymış ama o binlerce yıllık şamanik dünya görüşü, o toprağın altındaki karanlık ve güçlü ruhu memnun etme güdüsü, kültürel genetiğimizde hiçbir değişikliğe uğramadan bugüne kadar gelmiş. Aynen öyle. İnsanoğlu kendi gücünün yetmediği o doğaüstü sınırla ve doğanın kendi içindeki o devasa gücüyle karşılaştığında ister bir taygada vahşi bir ayı avlarken olsun, ister karanlık bir mağarada altın ararken her zaman aynı mitolojik refleksleri gösteriyor. Kendinden güçlü olana adak adıyor, ona saygı duyuyor ve onunla sessiz bir anlaşma yapmaya çalışıyor. Çok haklısın. Definecilerin o yaşadıkları korkular ve uyguladıkları ritüeller aslında genlerimize kazınmış o antik şamanik inançların gün yüzüne çıkmasından başka bir şey değil yani. İnsanın doğayla ve bilinmezlikle olan ilişkisini anlamak için harika bir bağlam oldu bu. Seninle bu derinlemesine incelemeyi yapmak her zamanki gibi zihnimde yeni kapılar açtı yine. Benim için de çok keyifliydi. Bizi dinleyen senin için tüm bu konuştuklarımızı son bir çerçeveye oturtursak, define aramak, uzaktan bakıldığında sadece bir gece yarısı köşeyi dönme, çabuk zengin olma hayali gibi görünebilir falan. Ama o toprağı kazdıkça aslında insanın kendi kültürel hafızasını kazıdığını görüyoruz. İnsan psikolojisinin o karanlık labirentlerini, düşmanının inancını kendi kasasının kilidi yapan o akıl almaz mühendisliği anlıyoruz. Kesinlikle çok daha derin bir şey var orada. Çaresizliğin yarattığı o 40 günlük ölümcül zehirleri ve binlerce yıllık şamanik korkuların toprağın altından nasıl canlı bir şekilde fışkırdığını anlıyoruz. Orada aranan şey inanın altından çok daha fazlası. Çok doğru bir özet oldu bu. Her devrin insanı kendi servetini korumak için o dönemin en ileri teknolojik ve psikolojik yöntemlerini kullanmış sonuçta. 100 yıl önce bu, kayalara kusursuzca kazınan o yılan işaretleriydi, köprü ayaklarıydı, zehirli odalar ve o bahsettiğimiz sahte türvelerdi. Bunlar o dönemin aşılmaz güvenlik duvarlarıydı. Aynen öyle. O zaman bu incelemeyi bu düşüncenin üzerine inşa edeceğim ve tartışmamızın ötesine geçen son bir kışkırtıcı fikirle bitirmek istiyorum bugün. Nedir o fikir? Bugün bizler servetimizi kayalara kazıdığımız o hayvan figürleriyle veya zehirli mahzenlerle korumuyoruz artık. Dijital cüzdanlar, o 256 bit kripto şifreleri, blockchain ağları, yüz tanıma sistemleri ve devasa bulut sunucularıyla koruyoruz. Doğru, modern kalelerimiz onlar. Acaba diyorum 1000 yıl sonra geleceğin dijital definecileri bizim bu terk edilmiş serverlarımızı, sanal ayak izlerimizi ve o silinmiş hard disklerimizi çözerken acaba hangi sanal cinlerle, hangi siber tuzaklarla uğraşmak zorunda kalacaklar? Çok iyi bir soru bu ya. Acaba bizim bugün çok güvendiğimiz, aşılmaz sandığımız o 2 aşamalı güvenlik önlemlerimiz, firewall'larımız, geleceğin dilden dile dolaşan, efsaneleşmiş ölümcül tılsımlarına mı dönüşecek? 1000 yıl sonrasının insanı o şifreleri çözerken ne ritüeller yapacak? Gerçekten ürpertici ve bir o kadar da merak uyandırıcı bir düşünce. Hiç ormanda yürüyüş yaparken sıradan görünen ama üzerinde böyle garip bir oyuk, belki hafif silinmiş bir çizgi olan bir kayanın yanından geçip gittin mi? Büyük ihtimalle hepimiz geçmişizdir yani. Kesinlikle. Belki de sadece yosun tutmuş bir taş parçası sandın onu. Ama durup biraz dikkatli baksaydın, az önce milyonlarca liralık bir servetin kapısını teğet geçtiğini fark edebilirdin. Ya da tarihe gömülmüş bir trajedinin, belki de ölümcül bir tuzağın. Ki genelde tuzak olma ihtimali çok daha yüksektir o işin sonunda. Çoğumuz doğada yürürken sadece ağaçları, patikaları falan görüyoruz. Hani şekilsiz taşlar diyoruz, geçiyoruz. Oysa o coğrafyanın bir hafızası var. Taşlara resmen kazınmış, gizli bir dil var ortada. Çok doğru. Ve o dil aslında sadece altının değil, çaresizliğin, hayatta kalma güdüsünün ve inanılmaz bir zekanın dili. İşte bu derinlemesine incelemede seninle birlikte o kayıp dilin şifrelerini kırmaya çalışacağız. Masamızda muazzam bir kaynak havuzu var bu arada. Özellikle Define ve Arkeoloji adlı YouTube kanalının arazideki saha tecrübelerine, arkeolojik çözümleme rehberlerine ve folklorik araştırmaları temel alıyoruz. Ya o kanalın sunduğu saha verileri gerçekten çok çarpıcı.
Kesinlikle öyle. Ama amacımız sadece işte şu kayadaki kuş işareti altını gösterir falan gibi basit bir rehber sunmak değil. Asıl mesele Anadolu ve Mezopotamya'nın neden devasa bir açık hava bankası olduğunu anlamak. Aynen öyle. Düşünsene, bankacılık sisteminin, kiralık kasaların veya dijital hesapların olmadığı karanlık dönemler. Savaşlar var, göçler, eşkıya baskınları derken insanlar varlıklarını mecburen toprağa emanet ettiler. Ve bunu unutmamak için de şifreli bir dil yarattılar. Zaten o şifreler sadece altın sikkeleri veya mücevherleri falan temsil etmiyor. Yani o insanların bir gün evlerine geri dönme umutlarını, korkularını temsil ediyor o taşlar. Resmen taşa kazınmış bir umut yani. Tabii canım. Bizim burada odaklanacağımız asıl nokta şu. Arazide define arayan birinin veya sadece tarih meraklısı bir doğa yürüyüşçüsünün kendine sorması gereken sorular neler? O dönemin insanı gibi düşünebilme yöntemlerini, olayın o psikolojik tarafını ve işaretlerin hava şartlarına göre nasıl değiştiğini detaylandıracağız aslında. O zaman tam da bu gömücü psikolojisinden ve saklama mantığından başlayalım derim. Kaynakları okurken kafama en çok takılan, beni en çok düşündüren şey şu oldu. Yani şunu bir açalım bence. Diyelim ki ben asırlar önce yaşayan biriyim. Kapımda bir savaş var veya köyümü terk etmek zorundayım. Mecbursun gitmeye. Aynen. Tüm servetimi toprağa gömüyorum. Eğer bir şeyi sonsuza dek kimsenin bulamayacağı şekilde saklamak istiyorsam, abi neden yanına gidip kocaman bir işaret bırakayım ki? Çok mantıklı bir soru. Yani bu telefonunun şifresini ekran kağıdı yapmak gibi bir şey resmen. Eğer bir harita bırakırsan, başkalarının da onu bulma riskini almış olursun. İşte işin en büyüleyici tarafı da burası zaten. O işaretler senin, benim gibi sıradan insanların veya yoldan geçen bir çobanın anlaması için yapılmadı ki. Nasıl yani? Tamamen kişiye özel mi? Doğayla o kadar bütünleşik, o kadar kamufle edilmiş bir şekilde tasarlandılar ki, yani biz bu sisteme antik dönemin çift aşamalı doğrulama mekanizması diyebiliriz rahatlıkla. Vay canına, çok iyi bir benzetme. Şöyle düşün, o şifre sadece onu koyan kişinin zihninde, o kişinin bildiği spesifik bir referans noktasıyla birleştiğinde anlam bulan bir harita aslında. Yani neden işaret bıraktılar sorusunun cevabı basit. Çünkü Ermeni tehcirleri olsun, Rum göçleri veya dağlarda yaşayan eşkıya çeteleri olsun, hepsi bir gün o topraklara geri döneceğine inanıyordu. Yani bir gün geri gelip o parayı harcayacaklar. Kesinlikle. Geri döndüğünde benim altınlar buradaydı diyebilmek için doğaya unutulmaz çentikler attılar adamlar. Peki bu saklama alanlarını nasıl seçiyorlardı? Yani atıyorum gidip dağın en zirvesine mi gömüyorlardı bu altınları? Kaynaklara baktığımda aslında en büyük zekanın o gündelik hayatın tam içine saklamakta yattığını gördüm ben. Göz önünde saklamak her zaman en güvenlisidir. Evet. Mesela evlerin içindeki şömine altları, kör pencereler falan çok sık kullanılmış. Ama benim en çok ilgimi çeken kuyuların içi oldu. Ya düşünsene, yazın kuyularda su seviyesi düştüğünde hemen o su seviyesinin üstünde kalan hafif kabarık veya farklı renkteki taşların arkasının bir kasa olarak kullanıldığı anlatılıyor kaynaklarda. Ya o kuyu örneği gerçekten muazzam bir mühendislik ve psikoloji birleşimi bence. Çünkü suyun içindeki bir taşa kimse şüpheyle bakmaz. Aklına bile gelmez insanın. Aynen, adamlar suyun çekildiği o kısa yaz dönemini hesaplayarak sadece o mevsimde ulaşılabilecek bir kasa yapıyorlar orada. Veya asırlık ağaçları düşün mesela, meşe, dut, ceviz ağaçları falan. Onlar da yüzyıllarca yaşıyor sonuçta. Tabii kolay kolay yok olmazlar. İnsanlar bu ağaçları doğal birer navigasyon noktası olarak kullandılar yıllarca. Yani ev yıkılsa bile o ceviz ağacı orada kalacaktır hesabı yapıyorlar. Bu noktada kaynaklarda Ermeni toplumlarının kullandığı o meşhur üçlü işaret sisteminden bahsediliyor. Ben bu sistemi okuduğumda resmen bir akıl oyunu olduğunu fark ettim işin. Kesinlikle bir satranç maçı gibi. Sen arazide devasa bir işaret görüyorsun, atıyorum kocaman bir kartal. Hemen heyecanlanıp dibini kazmaya başlıyorsun ama aslında o devasa işaret sadece bir şaşırtmacadan ibaretmiş. Aynen öyle. Bu sistem direkt olarak insan doğasındaki o açgözlülüğü ve sabırsızlığı hedef alıyor. Gömüyü yapan kişi kural olarak en az 3 işaret bırakır etrafa. Yani birinci işaret o devasa olan. Evet, birinci işaret göze en çok çarpan, kayaya böyle devasa kazınmış, belki kocaman bir istavrozdur.
Bu işaret aslında gömünün neyle alakalı olduğunu veya büyüklüğünü falan anlatır sana. Peki ikinci işaret ne işe yarıyor? İkinci işaret, yön ve mesafe şifrelerini içerir. Seni asıl bölgeye yönlendiren odur. Üçüncü işaret ise son noktadır artık. Ve en can alıcı detay ne biliyor musun? Neymiş? Birinci ve ikinci işaretler ne kadar sanatlı ve büyükse, o üçüncü yani altının tam üzerinde olan son nokta işareti o kadar basit ve göze batmaz olur. Sadece ufak bir çizik falan mı? Belki sadece tek bir murç izi. Yani baş parmak tırnağı kadar küçük bir delik düşün kayada. O kadar. İnanılmaz gerçekten. Yani o süslü kartalı bulup heyecanla dibini kazan o sabırsız kişi sadece kayayı kırmakla ve saatlerce yorulmakla kalıyor. Beynine hiçbir şey geçmiyor. Asıl hazine o devasa işaretten alınan yönle gidilen, üzerinde ufacık bir çizik olan o sıradan kaynın altında yatıyor. Sabırsız olan her zaman kaybediyor bu oyunda. Defineciliğin en temel kuralıdır bu, sabır meselesi. Peki ya ortada kazınmış hiçbir işaret yoksa? Define ve Arkeoloji kanalının o arazideki tecrübelerinde beni en çok etkileyen kısım bu oldu aslında. Doğanın kendisinin ve hava şartlarının da bir define haritası olarak kullanılması durumu. Ya orası muazzam bir detay. Sadece taşa kazınmış figürleri aramıyoruz ki, iklimi okuyoruz resmen. Doğayı bir pusula gibi okumak zorundasın arazideysen. Bazen adamların işaret yapmaya vakitleri olmamıştır, baskın yemişlerdir falan. Bazen de doğanın kendi fiziksel kanunlarını, termodinamik kurallarını resmen bir şifre olarak kullanmışlardır. Hani şu karın erimesi meselesi mi? Evet, kış aylarını düşün mesela. Kocaman bir arazi, bembeyaz karla kaplı ama belirli bir noktadaki, atıyorum 10 metrekarelik bir alandaki karlar, etrafındaki karlara göre çok daha erken eriyorsa, bu asla tesadüf değildir. Çünkü alttan bir ısı geliyor oraya, yer altında insan eliyle yapılmış bir boşluk var değil mi? Tam olarak bu. Yer altında bir mahzel, bir oda veya kapalı bir tünel falan varsa, o boşluğun içindeki hava, yüzeydeki toprak gibi çabuk soğumaz kışın. Yerin altındaki o 10-15 derecelik sabit ısı yavaş yavaş yüzeye vurur ve tam o odanın üzerindeki karı diğer yerlerden çok daha önce eritir. Resmen asırlar öncesinin termal kamerası bu ya. Aynen öyle. Veya tam tersi bir senaryo düşünelim. Yazın ortasındayız, her yer sararıp kurumuş, otlar sıcaktan kavrulmuş ama belli bir çukurluk alanda otlar hala yemyeşil duruyor. Orada da su var o zaman. Neden yemyeşil? Çünkü yüzeyin altında suyu tutan yapay bir yapı, bir kuyu veya küp var demektir. Kökler o neme ulaşıyor alttan alta. Çok mantıklı. Asırlar önce yaşamış insanlar karın erime hızını termal kamera gibi, otların rengini ise bir nem sensörü gibi kullanmışlar resmen. Bir de şu ışığı bir kilit gibi kullanma meselesi var kaynaklarda. O da çok ilgimi çekti. O da çok ayrı bir uzmanlık konusu tabii. Özellikle Lidya dönemi kral mezarlarında bir güneş işaretinin sadece doğru saatte doğru açıyla ışık vurduğunda anlam kazanması olayı. Işık o kayaya çarpıyor ve gölgesi tam olarak mağaranın gizli girişine düşüyor. Güneş bir nevi anahtar görevi görüyor orada. Evet, gündüzün diğer saatlerinde o kayaya baksan anlamsız bir çıkıntıdan ibaret aslında. Ya bu zaman ve mekanın kusursuz bir senkronizasyonu demek. O mezarı yapan mühendis, güneşin ekinokslardaki açısını bile milimetrik hesaplayarak o taşı oraya yerleştiriyor. Düşünsene, sadece yılın belirli bir gününde, günün belirli bir saatinde o kapı görünür oluyor. Tüyler ürpertici bir zeka. Tabii doğayı okumak derken kaynaklarda sürekli karşıma çıkan bir karataş meselesi var ki benim bütün ezberimi bozdu bu konu. Karataş, definecilerin en çok kafasını karıştıran şeydir zaten. Biz hep kayaların üzerindeki işaretleri, oyukları falan arıyoruz ya hani. Ama Karataş'ta taşın bizzat kendisi bir haritaymış. Üzerinde hiçbir çizik yok, işaret yok. Bu arazide define arayan birinin bütün mantığını ters yüz eden bir şey değil mi? Kesinlikle ters yüz eder. Çünkü defineciler genellikle üzerinde işlem yapılmış, yontulmuş bir taş ararlar hep. Karataş ise arazi yapısına, o coğrafyanın doğal florasına tamamen aykırı duran, koyu renkli ve genellikle antik çağlardan beri o bölgede kutsal sayılan devasa bir taştır. Yani rengi falan da farklı diğer taşlardan. Tabii, sırıtıyor arazide.
Buradaki kural şudur: kara taşın üzerinde murç izi, çizgi veya hayvan figürü aranmaz. O taşın kendisi o bölgenin merkez noktasıdır. Etrafına bakacağız o zaman. Aynen öyle. Kutsal kabul edildiği için taşın üzerinde değil, etrafında, çevresindeki belli mesafelerde araştırma yapılır. Taş denilen bir şey var. Kara taştan farkı, varitaşın tam bir kamuflaj ustası olması anladığım kadarıyla. Varitaş, definecilikte genelde son nokta taşıdır. Özelliği de uzaktan baktığında tamamen doğal, sıradan bir kaya gibi görünmesidir. Ama yakından bakınca işler değişiyor. Aynen, yanına gidip dikkatlice incelediğinde doğaya uydurulmuş, hani rüzgar ve yağmur aşındırmış gibi gösterilen ama aslında çok hafif yontulmuş bir aslan başı, kurt başı veya bir kuş gagası falan olduğunu fark edersin. İşlenmiştir ama o doğallığı bilerek bozulmamıştır. Doğallık demişken şu hayvan figürlerinin mantığına ve işin içindeki o gizli matematiğe de girmemiz lazım bence. Kaynaklarda yılan, kurbağa, ördek gibi bir sürü hayvandan bahsediliyor ama benim orada en çok ilgimi çeken kaplumbağa ve ayak izi formülü oldu. Ya o formül gerçekten antik dönemin kriptografisi diyebileceğimiz bir şey. O formül o dönem insanların ne kadar analitik düşündüğünü gösteriyor resmen. Diyelim ki kayada çok belirgin bir ayak izi buldun. Ama ayak izinin topuk kısmına veya parmak ucuna çok küçük bir kaplumbağa kafası figürü gizlenmiş. Şifre burada başlıyor işte. Kaplumbağa yavaş hareket eden bir hayvan sonuçta. Onunla mı alakalı? Hem o hem de evini sırtında taşıyan bir canlı olması. Bu figürdeki şifre şu şekilde çözülüyor. Kaplumbağanın başından kuyruğuna kadar olan kısmını santimetre cinsinden ölçeceksin önce. Tamam, ölçtüm diyelim. Sonra bu uzunluğu antik dönemde kutsal kabul edilen 7 rakamıyla çarpacaksın. Çıkan o sonuç var ya, işte o senin adımlama mesafendir. Hadi canım. Ayak izinin parmaklarının gösterdiği yöne doğru o hesapladığın mesafe kadar adımladığında bu sistem seni tam olarak son noktaya götürür. İnsanın inanası gelmiyor ya. Resmen taşa kazınmış bir algoritma bu. Peki balık işareti, o da çok ilgimi çekti benim. Çünkü işin içine dini sembolizm falan da giriyor orada. Balık sadece burada su var demek değilmiş anladığım kadarıyla. Yani balık evrensel olarak suyu temsil eder tabii ama özellikle Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın ilk sembollerinden biridir balık. O da çok ilginç bir detay. Eğer bir kayada balık işareti varsa, o bölgenin yakınlarında mutlaka ama mutlaka bir akarsu, göl veya kurumuş da olsa bir dere yatağı olmalıdır. Hazine genellikle o suyun içindedir, belki bir şelalenin arkasındadır veya dere yatağının belli bir kıvrımına saklanmıştır. Suyu bulmadan balık işaretini çözemiyorsun yani. İmkansız. Dini sembolizmden bahsetmişken bir de Ermeni gömülerinde sıkça kullanılan şu 5 yapraklı papatya figürü var. İlk bakışta estetik, zarif bir çiçek çizimi gibi duruyor kayanın üstünde. Çok masum durur. Ama aslında o 5 yaprak Hristiyanlıktaki günah çıkarma haçının kamufle edilmiş haliymiş. Daha da ilginci, yapraklardan birinin kasten eksik veya asimetrik çizilmesi. İşte o eksik olan yaprak aradığın yönü veriyormuş sana. Bak bu çok zekice bir kamuflaj işte. Koca bir haç çizmek yerine dışarıdan zararsız görünen bir papatya çiziyorlar. Ancak arazide araştırmacıların düştüğü asıl tehlikeli olan nokta şurası. Nedir o? Arazide gezerken bir kayanın üzerinde mükemmel çizilmiş bir geyik veya güneş gördün diyelim. Hititler, Frigler gibi eski medeniyetler için bu figürler tapınma ve ibadet sembolleriydi aslında. Yani her kuş gördüğümüzde define sanmamalıyız. Kesinlikle. Orijinal tarihi eserlerin defineyle hiçbir ilgisi yoktur. Ancak daha yakın dönem gömücüleri, eşkıyalar falan bu durumu fark ettiler arazide. Kopyaladılar mı yani? Aynen öyle. Orijinal heykellerin veya ibadet sembollerinin çok uzağına, sanki onları taklit ediyormuş gibi sahte, çizgilerinde resmen acemilik olan geyikler veya kartallar kazıdılar, bunları kendi define işaretleri olarak kullandılar. İşte işin gerçekten ilginçleştiği yer burası bence. Yani sanatı, inancı, define işaretinden ayırmak için adeta bir sanat eleştirmeni gibi o taşı okumak zorundasın arazide. Farkı görebilmek tecrübe ister. Orijinal sanata dokunmayacaksın, kopyasındaki o gizli matematiği çözeceksin. Peki, diyelim ki matematiği çözdük, yönü bulduk ve papatyanın o eksik yaprağının gösterdiği noktayı kazmaya başladık gece vakti. Heyecanlı kısım başlıyor. İşte o noktada kaynaklar
gömüyü yapanların bizden her zaman bir adım önde olduğunu ve ölümcül tuzaklar hazırladığını anlatıyor. Mesela mağaradaki bir akrep işaretinin sadece yön göstermediği, aynı zamanda burada zehir var demek olduğu yazıyor. Bitkisel veya hayvansal zehirler sürülürdü. Yıllar sonra bile tehlikeli mi yani? Tabii ki. Sen çıplak elle dokunduğunda o zehir anında deriden nüfuz eder. Ama zehirden çok daha karmaşık olan fiziksel tuzaklar da var. Su tuzakları mesela. Antik mühendisliğin zirvesidir bence. Ya şu tümülüslerdeki su tuzakları, bunu okuduğumda aklıma direkt modern tesisat mühendisliği geldi benim. Yani antik çağda devasa bir mezarın etrafına nasıl bir baraj sistemi kurabilirsin ki? Akıl alır gibi değil. Şöyle yapıyorlar o sistemi. Mezarı inşa edenler kilometrelerce ötedeki bir yeraltı su kaynağından veya dereden o mezarın etrafına doğru toprak altından gizli künkler, yani pişmiş toprak borular döşüyorlar. Suyun yolunu değiştiriyorlar resmen. Cam derken kazmayı son bir kez vuruyorsun ve o borulardan birini yanlışlıkla çatlatıyorsun. Ve her yeri su basıyor. Basınç dengesi bozulduğu an saniyeler içinde o kapalı alan devasa bir su kütlesiyle doluyor. Kaçma şansın sıfır. Bu resmen doğanın gücünü bir silah olarak kullanmaktır o dönemde. Akıl almaz bir mühendislik gerçekten. Tabii fiziksel tuzaklar bir yana, bir de işin psikolojik ve folklorik boyutu var. Hani tılsımlar, cinler, ruhani engeller falan. O kısım definecilerin en çok konuştuğu efsanelerdir. Kaynaklarda insanların arazide metal dedektörlerinin durduk yere bozulduğundan, geceleri ormanda yanan ateşler gördüklerinden, işte 3 harflilerin o hazineyi sahiplendiğinden falan çokça bahsediliyor. Bütün bu ritüeller, korkular, bu aslında İnsanların o karanlığa ve bilinmeze karşı duyduğu korkuyu yönetme şekli değil mi? Bu durum psikoloji ve sosyolojinin muazzam bir kesişimidir aslında. Şöyle düşün, arazidesin, gece yarısı kaçak kazı yapıyorsun. Zaten stres seviyesi tavan yapmış durumda. Stres var, yakalanma korkusu var, saatlerce kazmışsın, fiziksel yorgunluk en üst seviyede. Ormanın o tekinsiz karanlığında, rüzgarın çıkardığı ufak bir ses, bir hayvanın gölgesi, yorgunluktan dolayı dedektörün verdiği yanlış bir sinyal bile insan beyni tarafından hemen doğaüstü güçlere yoruluyor. Yani cinler defineyi sahiplendi inancı tamamen bu psikolojiden mi besleniyor? Çoğunlukla evet, buradan besleniyor. Gece kazı yapma sebebi de çok ironik ama kimse görmesin diye özellikle karanlığı seçiyorlar ama sonra karanlığın getirdiği o ilkel korkuyla yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Bir de kaynaklarda kazıların özellikle Ramazan ayında yapılması detayı var, o da çok ilginçti. Anadolu folklorunda çok derin bir inançtır bu aslında. Ramazan ayında şeytanların ve 3 harflerin zincire vurulduğuna inanılır ya hani dini olarak. Evet, öyle bir inanç var. Bu yüzden defineciler tılsımlı olduğuna inandıkları yerleri kazmak için bize zarar veremezler düşüncesiyle özellikle Ramazan ayını beklerler. Ayrıca yer tespiti için şüpheli bölgeden alınan toprağı uyurken yastık altına koyup rüyaya yatma gibi ta şamanik kökenlere dayanan ritüeller de var. Benim okuduğum en uçuk ritüellerden biri de hani akli dengesi yerinde olmayan bir kadının gaybtan haber vermesi için gece yarısı define bölgesine götürülmesiydi. Kadın ormanda nereye oturursa direkt orayı kazıyorlarmış. Çaresizliğin geldiği son nokta o artık. Bütün bu ritüellerin temelinde aslında başarısızlığı meşrulaştırma çabası yatıyor bence. Tam isabet. İnsan egosunu korumak için geliştirilmiş toplumsal bir savunma mekanizması bu. Nasıl yani? Aylarca plan yapıyorsun diyelim, günlerce kazıyorsun ve hiçbir şey çıkmıyor. Geri dönüp arkadaşlarına ya ben yanlış hesapladım, kaplumbağayı yanlış ölçtüm, beceremedim demek insana ağır gelir. Tabii canım, kimse kendi hatasını kabul etmek istemez. Bunun yerine tılsımı bozamadık abi, cinler altını kömüre çevirdi veya nasip değildi demek psikolojik olarak çok daha kabullenilebilirdir. Bütün suçu görünmez güçlere atmak o büyük hayal kırıklığını hafifletiyor sonuçta. Olayın psikolojisi gerçekten o yerin altındaki hazinenin kendisinden daha derinmiş. Tabii tüm bu şifreler, tılsımlar ve fiziksel tuzaklardan sonra arazideki o araştırmacının uyması gereken altın kurallara geliyoruz. Araştırma yöntemlerinde kaynakların üstüne basa basa söylediği çok net bir uyarı var: İşaret kırmak. En büyük hatadır. Diyelim ki ben kayada bir şifre buldum ama saatlerce uğraşmama rağmen çözemedim. Sinirlendim ve elimdeki balyozla o taşı kırdım attım. Ne oluyor o zaman tam olarak? O taşı kırdığında sadece bir kayayı parçalamış olmuyorsun. O defineyi aslında sonsuza dek yok etmiş oluyorsun.
Az önce bahsettiğimiz o kaplumbağayı 7 ile çarpma meselesini, güneşin gölge açısını, o papatyanın eksik yaprağının yönünü falan hatırla. Hepsi milimetrik hesaplarda. Aynen. Bunların hepsi o taşın tam o anki milimetrik konumuna göre ayarlanmıştır. Sen o taşı kırdığında veya yerinden 1 santim bile oynattığında o mükemmel koordinat sistemini, yani haritanın ta kendisini yok edersin. Geri dönüşü de yok bunun. Eskiden bu o kadar hayati bir konuydu ki bir define işaretini bilerek kıran veya yerini değiştiren kişinin cezası çoğu zaman direkt ölüm olabiliyordu. Çünkü koca bir ailenin veya belki bir ordunun gelecekteki servetini çöpe atmış oluyorsun bir anlık sinirle. Bir de bu işaretlerin yapıldığı Horasan harcı muhabbeti var. Kaynaklar bu harcın binlerce yıl dayandığını anlatıyor hep. Bu nasıl bir malzeme ki bugün bile o işaretler ilk günkü gibi bozulmadan durabiliyor yağmurda, çamurda? Horasan harcı, antik dünyanın betondan çok daha üstün olan mucizevi bir malzemesidir. Yumurta akı, kül, kan, tuğla tozu, kireç gibi çeşitli organik ve inorganik maddelerin karıştırılmasıyla yapılırdı özel olarak. Tabii, gerçekten ilginçmiş. Evet, küçücük karınca kadar bir iz bile bıraksalar o harç mahşere kadar bozulmaz. Yağmurda erimez, don vurunca çatlamaz ancak çok özel asitlerle veya ciddi bir güç uygulanarak kırılabiliyor. Tabii bütün bunları arazide gizli gizli yapmak kulağa tek pratik gelmiyor günümüzde. İşin bir de yasal boyutunu konuşmak lazım bence. Hani her üçgen işaretinin altında altın olmadığını, bazen o işaretlerin antik bir tapınağı veya tarihi bir lahti gösterdiğini biliyoruz sonuçta. Maalesef defineciler her işareti altın sanıyor. Kaynaklar, Türkiye'deki yasal çerçevenin aslında kültürel mirası korumak üzerine kurulu olduğunu hatırlatıyor bize. Yani tüm bunlar ne anlama geliyor bizim için? Kültür varlıklarını koruma kanunu, arazideki herkesin bilmesi ve ezberlemesi gereken en temel kuraldır. Eğer bulduğunuz şey tarihi bir eserse, yani bir heykel, lahit, antik bir obje veya mimari bir kalıntıysa, bu kesinlikle bir kültür varlığıdır ve tamamen devlete aittir. Satmaya kalkarsan suç oluyor tabii. Alıp satılması direkt tarihi eser kaçakçılığına girer. Ancak bulduğunuz şey sadece sikke veya külçe altın gibi define kategorisine giriyorsa ve siz devletten resmi kazı ruhsatı alarak yetkililer gözetiminde bunu bulduysanız, o zaman yasal bir hak iddia edebilirsiniz. O zaman paylaşıyorlar mı? Evet, eğer define hazine arazisinde bulunduysa değerin %50'si devlete, %50'si de bulana aittir yasaya göre. Yani devlete haber vererek yasal bir kazı yaptığında aslında hem kendi emeğinin karşılığını güvenceye alıyorsun hem de o kazı sırasında çıkabilecek tarihi eserlerin o paha biçilemez dokunun dinamitlerle, iş makineleriyle paramparça olmasını engelliyorsun. Aynen öyle. Bilinçsiz kazı cinayettir resmen. Kaçak kazıların tarihe verdiği zarar gerçekten telafi edilemez boyutlarda. Asıl hazine aslında o küpün içindeki altının kendisi değil bence. O tarihi dokuyu, o hafızayı geleceğe taşıyıp koruyabilmek. Bilinçli bir araştırmacı zaten o kazmayı vurmadan önce o işaretin hangi döneme, hangi kültüre ait olduğunu sorgular. Tarihi okumadan toprağa kazmaya kalkarsan, define bulayım derken insanlığın ortak hafızasını yok edersin bilmeden. İşte bugünkü derinlemeli sohbetimizin özeti de tam olarak bu aslında. Define işaretleri, haritalar veya o doğaya bırakılan küçük şifreler sadece altının yerini gösteren alelade oklar falan değildir. Çok daha fazlasıdır. Onlar bankaların, bilgisayarların olmadığı bir dünyada, o eski insanların banka cüzdanlarıdır. Savaşlardan kaçanların vasiyetnameleridir resmen. Hayatta kalma mücadelelerinin taşa kazınmış feryatlarıdır. O taşı okumak aslında o insanın acısını, umudunu ve zekasını okumaktır. İnsan hikayesidir yani en temelde. Aynen öyle. Şimdi sen düşün, evet bizi dinleyen sen, bugün dünyadaki tüm dijital bankacılık sistemleri bir saniyede çökse diyelim, sunucular yansa, kripto paralar sıfırlansa ve tüm servetini, hayatın boyunca biriktirdiğin her şeyi fiziksel bir kutuya koyup toprağa gömmek zorunda kalsan. Çok korkutucu bir senaryo. 1000 yıl sonra sadece senin soyundan gelen torunlarının bulması için ama o zamana kadar yanından geçen milyonlarca insanın hiçbir şey anlamaması için evinin, sokağının veya bir ormanın köşesine hangi sembolü kazırdın?
Hangi doğa olayını hesaplayarak bir şifre yaratırdın kendine? Işığı mı kullanırdın, bir ağacın gölgesini mi, yoksa o karmaşık matematiği mi? Muhtemelen biz bugünün insanları olarak çok zorlanırdık bunda. Kesinlikle. Belki de bugün sokakta yürürken anlamsızca baktığımız, ya biri karalamış deyip geçtiğimiz o duvar yazısı veya asimetrik bir figür geleceğin en büyük define işaretidir, kim bilir? Bu düşünce deneyi bugünkü yolculuğumuzun o felsefi ağırlığını çok net ortaya koyuyor bence. Tarih sadece yerin altında falan değil. Doğru bakmayı bilen gözler için tam karşımızda, o kayaların üzerinde, doğanın tam içinde duruyor aslında. Çok haklısın. Bu gizemli incelemeye katıldığın, işaretlerin ve o çözülmeyi bekleyen şifrelerin dünyasında bizimle birlikte yürüdüğün için çok teşekkür ederiz. Genellikle bir haritaya veya yön bulma cihazına baktığımızda hep kusursuz bir netlik bekleriz. Tabii, sıfır hata isteriz. Aynen öyle. Tıpkı şu cebimizdeki GPS gibi yani. Adresi yazarsın, o sana mavi bir çizgi çizer, sen de sadece o çizgiyi takip edersin. Cihaz sana işte hedefiniz sağda der ve konu kapanır. Çok basit. Ama Anadolu'nun o Sarp dağlarına, o ıssız ormanlarına adım atıp da karşında böyle üzerinde garip oymalar olan, yosun tutmuş bir kaya gördüğünde işler değişiyor. O modern GPS zihniyeti tamamen çöküyor. Kesinlikle çöküyor. Çünkü o kaya seninle o dilde konuşmaz. Evet, sana hedef sağda demez, sana resmen bir bilmece sunar. İşte bugün bu derinlemesini incelememizde masamızda harika kaynaklar var. Arkeolojik araştırma raporları, uzman makaleleri ve özellikle sahada bu işin teknik sırlarını herkesle paylaşan o muazzam bilgi kaynağı, Define ve Arkeoloji YouTube kanalının saha notları var. Yani sen dağda yürürken gördüğün o delikli kaya, o yılan figürü sana aslında ne anlatıyor? Dahası bu işaretleri okuyabilmek için, gömüyü bulabilmek için nasıl bir düşünce sistemine sahip olman gerekiyor? Bunu enine boyuna tartışacağız. Şeyden başlamak lazım aslında. Bu işaretleri anlamaya çalışırken yapılan en büyük hatadan. Nedir o hata? Onlara modern bir gözle sadece işte burada altın var diyen basit tabelalar olarak bakmak. Oysa o kayanın üzerindeki her bir çizik, her bir oyuk, tarihi bir dramın, ekonomik bir kaygının, bazen göçlerin ve hayatta kalma güdüsünün şifrelenmiş halidir. Yani sadece bir harita değil diyorsun. Asla değil. Ve burada büyüleyici olan şey şu: bu işaretler asla tek başlarına bir anlam ifade etmezler. Her biri devasa bir matematiksel ve topografik sistemin parçası. O zaman bu sistemi çözmeye, hani kazmayı küreği elimize almadan önce o gömüyü oraya bırakan kişinin zihnine girerek başlamamız gerekiyor sanırım. Aynen öyle. Neden o işareti oraya kazıdı? Önce bu soruyu sormak zorundayız. Bunu okurken aklıma hep şu analoji geliyor. Düşün ki bilgisayarına çok karmaşık bir şifre koyuyorsun. İçinde sayılar var, büyük harfler var, özel karakterler falan var. Evet, unutmamak için bir yere yazman lazım. Tam olarak bu. Şifreyi kimsenin bulmasını istemiyorsun ama aradan aylar geçince senin de unutma ihtimalin çok yüksek. Bu yüzden monitörün kenarına sadece senin anlayabileceğin küçük bir ipucu yazıp o sarı yapışkanlı not kağıdını yapıştırıyorsun. Dağlardaki define işaretleri de bana resmen o binlerce yıl öncesinin sarı yapışkanlı not kağıtları gibi hissettiriyor. Çok güzel bir benzetme. Ama o sarı yapışkanlı not kağıdının üzerindeki asıl mühendislik yüzlerce yıl dayanmak zorunda olması. Tabii rüzgar var, yağmur var. Sadece doğa da değil. Bahsettiğin o ikilem çok kritik. Yani işaret hem malı yabancılardan gizlemek zorunda. Hem de sahibine yol göstermek zorunda. Aynen öyle. Define ve Arkeoloji kanalının analizlerinde de sıklıkla vurguladığı gibi, bu yüzden arazideki bir işareti okurken ilk yapman gereken şey o kayanın etrafında durup kendine doğru soruları sormaktır. Ne gibi sorular mesela? Şey gibi, bu işaret hangi dönemin aletleriyle yapıldı? Demir mi kullanıldı, bronz mu? O dönemin kültürel inanç sistemi neydi? Ve en önemlisi, 1000 yıl önce buranın coğrafyası, bitki örtüsü, su kaynakları nasıldı? Yani o anki ormana bakarak karar veremezsin. Veremezsin tabii. Kaynaklarda
Ermeni ve Rum toplumlarının gömü mantığından bahsedilen bölüm tam da bu psikolojiyi yansıtıyor aslında. Evet evet, o kısımlar çok çarpıcıydı. Tehcirden veya savaşlardan dolayı köylerini aniden terk etmek zorunda kalanların gömüleri. Acil durum gömüleri. Benim kafamda hep şey fikri vardı, hani define dediğin metrelerce derinde olur, ulaşılmaz bir yerdedir, böyle devasa mağaralardadır falan. Ama kaynaklar bu acil durum gömülerinin bazen sadece 20-30 santimetre derinde olduğunu söylüyor. Evet, yarım metreyi bile bulmaz bazen. Neden peki? Neden daha derine, daha güvenli bir yere kazmamışlar bu insanlar? Çünkü zamanları yoktu. Yani acil kaçış psikolojisi pratikliği zorunlu kılar. Düşünsene, bir düşman ordusu yaklaşıyor veya köyü birkaç saat içinde boşaltma emri gelmiş. Panik hali. Tam bir panik. Günlerce sürecek derin bir kuyu kazamazsın ki o durumda. Bu yüzden Ermeni gömülerinde genellikle sivil mimari veya çok kalıcı doğal nerengi noktaları kullanılmış. Ne rengi noktası derken? Mesela evin içindeki şöminenin, yani eski tabirle ocaklığın altı. Neden özellikle ocaklık? Çünkü ev yıkılsa bile, ahşap kısımlar yansa bile ocaklığın taşları temel olarak kalır. O ateşin yandığı yerin temeli hep oradadır. Veya bahçedeki asırlık bir ceviz ağacının dibi. Ağaç kesilse bile kökü kalır mantığım. Aynen öyle. Ağaç kesilse, gövdesi çürüse dahi o devasa kök sistemi yüzlerce yıl toprakta kalıp yeri işaret etmeye devam edecektir. Gömen kişi bunu biliyor. Çok mantıklı gerçekten. Peki bu zihniyeti anladığımıza göre şu sembollerin kendisine gelelim yavaştan. Bu yapışkanlı notlardaki antik dil tam olarak nasıl çalışıyor? Orası derya deniz tabii. Mesela kaynaklarda en çok karşıma çıkan böyle alfabe gibi kullanılan U, V ve O harfleri var. En temel işaretler. U ve V yön veriyormuş. O harfi ise kapalı hedef demekmiş. Bir de üçlü işaret sistemi diye bir kuraldan bahsediliyor kaynaklarda. Bu sistem arazide tam olarak nasıl işliyor onu biraz açalım. Üçlü sistem aslında bu gömü matematiğinin bel kemiğidir. Yani tesadüfe yer bırakmaz. Ormanda yürürken gördüğün ilk işaret genellikle büyük ve çok dikkat çekicidir. Ben buradayım diyen bir işaret yani. Aynen. Görevi sadece bu bölgede bir şey var demektir. Seni durdurur, o alana sokar. İkinci işaret ise biraz daha gizlidir. Şifreyi, asıl yönü ve mesafeyi barındırır içinde. Peki üçüncü? Üçüncü işaret ise hedefin tam üzerindedir ama o kadar küçüktür ki ancak ve ancak ne aradığını biliyorsan görebilirsin. Gözden kaçacak kadar küçük mü? Kesinlikle. Genellikle tek bir çekiç darbesi. Yani o minik murç izidir. Defineciler iyi bilir bunu. Son noktayı o murç izi koyar. İşaretlerin kendi içindeki sembolizmi de inanılmaz detaylı. Mesela papatya figür görüyorsun kayada. Böyle çok masum, çok estetik duruyor. Ama aslında o bir papatya değil. Değilmiş, evet. Aslında o papatya gizli bir haç işaretiymiş ve bilerek eksik çizilen o bir tane yaprak sana asıl yönü veriyormuş. Aynen öyle. Ya da işte balta işareti kapı anlamına geliyormuş. Tabanca işareti namlu yönünde belli bir adım sayısını, mesela 78 adımı işaret ediyormuş. Veya 80 adımda bir su kaynağı olduğunu söyler, evet. Yalnız tam bu noktada benim aklıma çok temel bir soru takıldı. Nedir? Eğer herkes papatyanın yön verdiğini, efendime söyleyeyim baltanın kapı demek olduğunu biliyorsa bu devasa bir güvenlik açığı değil mi? Yani hazineyi saklayan kişi tamamen kendine has, sadece kendi ailesinin bileceği, uydurma, rastgele bir sembol kullansaydı ya. Bu çok yerinde ve önemli bir soru aslında. İşte işin sosyolojik boyutu burada devreye giriyor. O dönemlerde bu semboller evrensel, herkesin bildiği sırlar değildi ki. Öyle mi? Tabii ki. Bunlar kendi toplulukları, kendi medeniyetleri veya kapalı dini grupları içinde standart bir kültürel alfabeydi. Nasıl ki biz bugün kırmızı sekizgen bir tabela gördüğümüzde üzerinde hiçbir şey yazmasa bile dur anlamına geldiğini biliyoruz. O dönemde de balta veya tabanca belli bir grubun okuyabildiği bir dildi yani. Aynen. Ama sorunun asıl can alıcı kısmına gelirsek, hazineyi saklayan kişi o paranın güvenliğini o sembolün gizeminde aramadı zaten. Nasıl yani? Sembolü çözsem bile bu sadece bir başlangıç mı? Kesinlikle sadece başlangıç. Asıl güvenlik o sembolün etrafına kurulan yanıltıcı sistemlerde, yani şaşırtmacalarda gizliydi.
Sen o baltanın kapı demek olduğunu bilebilirsin. Ok işaretinin sana yön verdiğini bilebilirsin. Evet. Ama soru şu, o ok gerçekten doğru yönü mü gösteriyor? Hah, işte şaşırtmaca sistemleri. Kaynakları okurken zihnimin en çok yorulduğu, en çok böyle vay canına dediğim yer burasıydı. İşin gerçekten ilginçleştiği yer burası zaten. Define ve Arkeoloji kanalının üstüne basa basa anlattığı o yalan söyleyen işaretler. Yani bir işaretin düz anlamını sözlükten okur gibi okursan, bu seni doğrudan tuzağa düşürüyor. Bir ok işareti nasıl yalan söyleyebilir ki? İşte profesyonel bir arkeoloğun veya aklı başında bir definecinin asıl sınavı tam da budur. O yalanı yakalayabilmek. Şöyle düşün, kayada devasa çok net bir ok işareti var, güneye bakıyor. Tamam. Sıradan biri o heyecanla, altın bulma hırsıyla hemen güneye doğru adımlamaya başlar. Oysa ok işaretinin kuyruk kısmında kayanın o doğal dokusuna kaynaşmış minicik bir çentik vardır. Veya farklı renkte bir damar falan. Evet. Ve o küçük, dikkat dağıtıcı detay sana aslında kuzeye gitmen gerektiğini söyler. Ermeni işaretlerinde bu çok sık görülür. Bilerek ters yöne bakacak şekilde tasarlanmıştır o ok. Resmen aklımla oynuyorlar. Yani neden doğrudan kuzeyi gösteren küçük bir ok yapmıyorlar da devasa bir yalan ok çizip yanına ufacık bir ipucu bırakıyorlar? Çünkü psikolojik bir savaş veriyorlar. Gömüğü yapan kişi, arazideki o mezar soyguncusunun hırsını, bilgisizliğini ve heyecanını kullanıyor. Yorulsun istiyor yani. Aynen öyle. İlk bulan kişi o devasa sahte oka aldanıp yanlış yeri kazsın. Muhtemelen kazması imkansız olan tamamen sert bir kayalığı günlerce kazsın istiyorlar. Ki enerjisi bitsin. Kazsın, kraveli kırsın, yorulsun, terlesin ve sonunda ya burada hiçbir şey yokmuş diyerek umudunu yitirip gitsin istiyorlar. O hırsız pes ettikten sonra asıl hazine zaten güvende kalır. İnanılmaz bir psikolojik analiz bu. Gerçekten şaka gibi. Adamlar sadece taştaki işaretlerle değil, güneşle bile oyun oynamışlar. Güneş işaretlerindeki gölge oyunları meselesi ilgimi çok çekti benim. Muazzam bir mühendisliktir bak. Adamlar kayayı öyle bir açıyla yontuyor ki o kayanın gölgesi asıl kazılması gereken noktayı sadece yılın belli bir gününde gösteriyor. Evet, ekinokslarda mesela. Veya sabahın sadece belli bir saatinde aydınlatıyor orayı. Geri kalan yüzlerce gün o gölge ortada yok. Veya göz işareti mevzusu var. Göz işareti varsa düz bakmıyormuşsun. Tabii, göz işaretinin yapılış tekniği bile kendi içinde bir şifre. Eğer o göz kayanın içine doğru oyulmuşsa, yani negatif bir işlemse, bu toprağın altını işaret eder. Tam o oymanın altına odaklanman gerekir. Kabartmaysa? Eğer göz dışa doğru kabartma şeklinde yani pozitif yapılmışsa o zaman o gözün baktığı ufuk çizgisine çok uzaklara odaklanman gerekir. Seni başka bir yere gönderir. Ters köşe yani. Peki ya ölçümler meselesi? Diyelim ki tabanca namlusu yönünde adım atacağım. Hani okudum işareti, yönü de buldum ama kimin adımıyla atacağım? En büyük problemlerden biri de bu zaten sahada. Benim boyumla eski dönemdeki bir insanın boyu veya adım aralığı aynı değil ki. Şerit metrede kullanamayacağıma göre bu antik matematiği nasıl çözeceğim? Günümüz metrik sistemini, yani şu bildiğimiz santimetreyi veya metreyi o arazide tamamen unutman lazım. Antik ölçü birimleri kullanılıyordu o zamanlar. Ne gibi? Mesela bir parmak ölçüsü vardır, yaklaşık 2,86 santimetreye denk gelir. Bir adım veya arşinse o dönemin standartlarında genellikle 68 ila 75 santimetre arasında değişir. O zaman arazide nasıl uygulayacağım bunu? Sen kayadaki o baltanın sapını kendi baş parmağınla yan yana koyup ölçersin. Diyelim ki 7 parmak uzunluğunda geldi o sap. Evet. Bu, o sembolün gösterdiği yöne doğru 7 antik adım atman gerektiği anlamına gelir. Arazide nirengi noktalarını birleştirirken bu dönemsel çeviriyi, bu matematiği yapmazsan her zaman birkaç metre yanılırsın. Ve define işinde birkaç metre yanılmak. Hiçbir şey bulamamak demektir. Boş toprağa kazarsın. O zaman şu senaryoya gelelim yavaştan. Diyelim ki ben bu işi çok iyi öğrendim. Tamam, varsayalım. Antik ölçümleri hesapladım, gölge oyununu yakaladım, sahte o ters okları falan fark edip nokta atışı yeri buldum, kazmaya başlıyorum. Yanıltmacayı da geçtim, artık zenginim değil mi? Bitti bu iş. Kesinlikle hayır. Hadi ya,
Daha ne kaldı? Hatta asıl ölümcül tehlike, işin en riskli kısmı daha yeni başlıyor demektir. Psikolojik savaş biter, fiziksel savaş başlar. Yani fiziki engeller ve mekanik tuzaklar devreye girer. Tuzaklar. Film gibi gerçekten. Özellikle eşkıya gömülerinde veya büyük kral mezarlarında şaşırtmacayı geçen zeki kişileri durdurmak için dönemin en acımasız mühendisliği kullanılmıştır. Dönen merdivenler gibi mi? Kaynaklarda okumuştum, karanlık bir mahzene inerken belli bir basamağa bastığında taşın kendi ekseninde dönüp kaval kemiğini kırdığı, seni içeri çektiği yazıyordu. O sadece basit bir mekanik örneği. Veya tümülüslerdeki su tuzakları. Bak bunu aklım hiç almadı benim. Yer altına doğru metrelerce kazıyorsun ve bir anda o tünele saniyeler içinde tonlarca su basıyor. Akrep işaretli zehirli mahzenler de vardır mesela. Ama su tuzağı en karmaşık olanıdır. Ya eski çağda yer altına nasıl böyle basınçlı bir su sistemi kurabilirler? Motor yok ellerinde, elektrik yok, pompa yok. Motor yok ama kusursuz bir fizik ve hidrolik bilgisi var o insanlarda. Bu su tuzakları genellikle sifonlama ve negatif basınç, yani bildiğimiz vakum mantığıyla çalışır. Nasıl yani? Suyu nasıl orada tutuyorlar? Şöyle düşün, tümülüsün altındaki o gizli odaya belki kilometrelerce ötedeki bir yeraltı su kaynağından veya gölden kil, künkler, yani o antik toprak borular döşenir. Ancak sistem suyun akmaması için hava sızdırmaz şekilde kusursuz bir vakum dengesiyle kapatılır. Sen yıllar sonra gelip kazı yapıp o asıl odanın duvarını veya tavanını deldiğinde binlerce yıldır korunan o vakumu bozarsın. İnanamıyorum. Atmosfer basıncı değiştiği anda o tüneldeki hava bir anda boşalır ve kilometrelerce öteki su devasa bir şiddetle künklerden içeri hücum eder. Neye uğradığını şaşırırsın. Gerçekten kabus gibi bir mühendislik. Peki ya şu kinetik enerjiyle çalışan tuzaklar? Onlar nasıl çalışıyor? Bu tuzakların çalışması için gereken enerji dışarıdan gelmez aslında. Yüzyıllardır orada toprağın altında bekleyen bir tuzağın kendi kendine hareket etmesi mümkün değildir zaten. Çürür gider. Peki nasıl tetikleniyor? İhtiyacı olan o kinetik enerjiyi oraya izinsiz giren kişinin ta kendisinden alır. Sen o tünelde yürürken, işte duvara yaslandığında veya dengede duran yanlış bir taşa bastığında, kendi vücut ağırlığın o uyuyan mekanizmayı tetikleyen motor gücü olur. Yani kendi sonumu kendim hazırlıyorum. Kesinlikle öyle. Peki benim burada en çok takıldığım detay ne biliyor musun? Bu tuzakların etrafını saran o mekanizmayı binlerce yıl boyunca toprağın, suyun, nemin altında çürümeden, paslanmadan ilk günkü gibi taptaze tutan o meşhur kaplama? Horasan ağacı. Evet, Horasan harcı. Define ve Arkeoloji kanalının teknik analizlerinde bu harcın detayları beni benden aldı. İçinde kırılmış tuğla falan varmış, yumurta akı varmış. Ya bir çamur nasıl oluyor da uzay mekiği kaplaması gibi binlerce yıl dayanabiliyor? Bunun kimyası nedir Allah aşkına? Bir kere Horasan ağacı aslında çamur değildir. Antik dünyanın ürettiği ilk ve en kusursuz sentetik kayadır. Sentetik kaya mı? Evet. O Karadeniz bölgesindeki meşhur yağlımsı Horasan'ı ele alalım mesela. İçindeki malzemeler öyle rastgele bulduklarını katarak seçilmemiştir. Ne var içinde tam olarak? Kırılmış tuğla ve kiremit tozu var. Bunlar aktif silikatlar sağlar. Sönmüş kireç kullanılır, kalsiyum kaynağıdır. Ama işin sırrı o bahsettiğin organik bağlayıcılardadır. Yumurta akı olayı gerçek mi yani? Hem de nasıl gerçek. Binlerce yumurta akı kullanıldığında yumurtanın içindeki o albumin proteini kireçle inanılmaz bir kimyasal reaksiyona girer. Bazen hayvan kanı kullanılır. Kan mı? Evet, o da demir oksit direnci katar harca. Bu harç sürüldükten sonra yer altında oksijensiz ortamda kaldığında normal bir beton gibi kurumaz. Ne olur peki? Kristalleşerek kayanın kendi moleküler yapısıyla kimyasal bir bağ kurar ve onunla tamamen bütünleşir. Yani bu aslında bizim bugün hani reçine ve sertleştiriciyi karıştırarak elde ettiğimiz o çift bileşenli modern epoksi yapıştırıcılar var ya, onların binlerce yıl önceki hali bu resmen. Suyu ve havayı tamamen dışarıda tutuyor.
Oksijeni kestiği için de içerideki o mekanik tuzağın ahşap veya metal kısımlarının çürümesini engelleyen devasa bir mühür yaratıyor. Tam olarak bir mühür. Su geçirmezdir. O kadar güçlüdür ki Horasan harcıyla sıvanmış bir kayanın üzerine sen milimetrik bir karınca figürü dahi yapmış olsan dışarıdan doğrudan bir balyoz darbesi almadığı sürece yağmurdan, kardan veya rüzgardan hiç etkilenmez. Mahşere kadar şeklini korur yani. Aynen öyle. Şeklini korur ve hava şartlarına meydan okur. İnanılmaz gerçekten. İşaretleri kayalara kazıdılar, tamam, tuzakları yer altına kurdular, her şeyi de Horasan'la güzelce mühürlediler. Yer altında böyle devasa bir kimya ve mühendislik yatıyor. Peki ya yeryüstü? Yerüstü de çok şey anlatır. Onu soracağım. Yani doğa hiçbir şey olmamış gibi davranabilir mi o kadar kazıdan sonra? Toprağın kendisi veya üzerindeki otlar bize bir şeyler fısıldamaz mı arazide gezerken? Doğayı dinlemeyi bilirsen doğa asla yalan söylemez. Profesyoneller buna çevresel okuryazarlık veya arazinin hafızasını okumak derler. Arazinin hafızası. Çok şiirsel bir tabir. Öyledir. Şunu düşün, büyük resimle birleştirirsek 1000 yıl önce kazılıp içine bir oda yapılmış ve tekrar toprakla kapatılmış bir alanın stratigrafisi yani toprak katman yapısı bir daha asla orijinal doğal haline dönemez. Nasıl anlarız peki o farkı? Doğal toprak katman katmandır. En üstte humuslu, canlı siyah toprak vardır, altında kirli yapı, en altta da ana kaya olur. Eğer sen arazide inceleme yaparken, yüzeyde veya yüzeye çok yakın bir yerde koyu kahverengi, organik maddece zengin, normalde derinde olması gereken bir toprakla karşılaşıyorsan, orada insan eliyle bir karışım yapılmış demektir. Toprak alt üst edilmiş yani zamanında. Aynen. Ya da gri ve morumsu bir toprak görüyorsan, bu o alanın çok uzun süre havasız kaldığını, muhtemelen orada eski bir dolgu malzemesi veya tünel girişi olduğunu gösterir sana. Peki bitki örtüsü, toprakla etkileşimi de harikaydı okuduğum kadarıyla. Tabii otlar ve ağaçlar çok iyi birer rehberdir. Eğer yer altında taştan bir duvar veya kapalı bir oda varsa, bitkilerin kökleri derine inemiyor. Bu yüzden tam o odanın üstüne denk gelen otlar, etraftaki diğer otlara göre daha cılız, kısa ve sarı kalıyor değil mi? Kesinlikle doğru. Çünkü beslenemiyor. Hatta tam tersi durumlarda da geçerli bu. Eğer toprağın altında gizli bir kuyu, bir sarnıç veya demin konuştuğumuz o su tuzağına giden bir künk sistemi varsa, Orada nem fazladır herhalde. evet, oradaki sürekli nemden dolayı tam o hattın üzerindeki otlar yaz sıcağında bile etrafına göre çok daha yeşil ve gür kalır. Adeta arazide sana bir çizgi çizer. Doğanın kendi define işaretleri bunlar o zaman. Öyle. Sadece bitkiler değil, iklimsel tepkiler de arazinin adeta röntgenini çeker. O nasıl oluyor? Mesela kışın karların arazide ilk eridiği yerlere çok dikkat etmek gerekir. Neden ilk orada erisin ki? Çünkü yer altındaki büyük bir boşluk, bir oda veya kapalı bir mahzen yüzeye hafif de olsa bir ısı yayar ve kar o boşluğun tam üzerinde etrafına göre çok daha çabuk erir. Bunları bilmeden sadece kayadaki bir U harfine veya şekle takılıp kalarak doğru noktayı bulmak tamamen samanlıkta iğne aramaktır. Her şeyi birbirine ne kadar bağlı görüyor musun? Çevresel faktörler, antik matematik, psikolojik şaşırtmacalar, ölümcül mühendislik. Büyük bir sistemin parçaları hepsi. Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor? Bunları dinledikçe define işaretlerini okumanın aslında sadece toprağın altındaki o sarı metali, altını bulmakla ilgili olmadığını çok daha iyi anlıyorum. Kesinlikle değil. Biz o kayaları, o toprak katmanlarını okurken aslında toprağın altında yatan Anadolu'nun, o medeniyetlerin, kaçışların, teknolojik zekanın ve umutların hikayesini okuyoruz. Doğru düşünce yöntemi tam olarak budur işte. Sabır, empati ve bilimsel gözlem. Tabii işin bir de bugünü ve yasal çerçevesi var. Bu hikayeler bu topraklara, bu coğrafyaya ait. Bir işaret bulduğumuzda hırsımıza yenilip onu kırmak, tahrip etmek sadece bir kayayı parçalamak değil, binlerce yıllık bir kütüphaneyi yakmak anlamına geliyor. Eskiden bunu yapmanın cezası idamdı, o kadar ciddiye alınırdı. Evet, hem yasal olarak kazı yapmamak, devlete ve müzelere bildirmek bir zorunluluk, hem de tarihe karşı bir ihanet etmemek adına büyük bir sorumluluk. İşaretleri korumak, aslında insanın kendi geçmişine duyduğu saygının en büyük göstergesidir bence.
Çok haklısın. Ben de tam bu noktada bizi dinleyenlere son bir kışkırtıcı fikir, bir düşünce bırakmak istiyorum aslında. Lütfen dinliyoruz. Bugün ormanda yürürken yanından öylece geçip gittiğin, belki yorulup üzerine oturduğun veya sadece "ya doğa ne garip şekiller yapıyor" deyip geçtiğin o yosun tutmuş taş, belki de binlerce yıl önce yaşamış güçlü bir kralın en büyük sırrına veya evini terk eden çaresiz bir ailenin son umuduna işaret ediyordu. Çok etkileyici. Peki dönüp kendimize bakalım. Acaba her gün önünden geçtiğimiz, inşa ettiğimiz bu modern şehirlerimizde bizden binlerce yıl sonra bu topraklarda yürüyecek insanlara "biz buradaydık" demek için bilmeden nasıl kalıcı işaretler bırakıyoruz? İnanılmaz bir soru bu. Sentetik plastiklerimiz mi, devasa beton temellerimiz mi bizim Horasan harcımız olacak? Toprak bizim hikayemizi onlara nasıl anlatacak? Bir sonraki doğa yürüyüşünde o kayalara ve bastığın toprağa bir de bu gözle bakmanı dilerim. Gerçekten zihin açıcı ve o kadar da ürpertici bir perspektif oldu bu. Eski insanların umutlarını şifrelediği o taşların dili, modern dünyanın karmaşasında bile duyulabiliyor. Yeter ki nasıl dinleyeceğimizi, nasıl okuyacağımızı bilelim. Kesinlikle öyle. Bize bu tarihi ve mühendislik labirentinde eşlik ettiğin, arazinin hafızasını nasıl okuyacağımızı böyle derinlemesine teknik detaylarıyla paylaştığın için çok teşekkür ediyorum. Bu derinlemesine incelememize katılan dinleyicilerimize de ayrıca teşekkürler. Hayal et, üzerinde durduğun noktanın tam 2 metre altında içi ağzına kadar saf altın dolu devasa bir sandık var. Klasik bir defineci rüyası. Aynen öyle ve elinde milyonlarca liralık askeri standartlarda işte dünyanın en gelişmiş manyetometresini tutuyorsun. Cihazı açıyorsun, kulaklığını takıyorsun ve o ibrelerin çıldırmasını bekliyorsun ama hiçbir şey olmuyor. Çık yok değil mi? Çıt yok, tam bir sessizlik. O altın sandığının tam üzerinde duruyorsun ve o milyonluk cihaz tamamen kör. İşte bugün bize gönderdiğin o muazzam kaynak yığınını masaya yatırıyoruz. İlettiğin o ileri düzey jeoloji dergilerini, yeraltı radarlarına ait mühendislik kılavuzlarını ve özellikle o askeri mayın temizleme raporlarını inceledik. Ki o mayın raporları gerçekten ürperticiydi açıkçası. Kesinlikle ve gördük ki yer altını okumak aslında doğayla edilen inanılmaz bir fizik kavgası. Bu derinlemesine analizde gönderdiğin notlardaki o karmaşık sinyal sönümlenme oranlarına, dielektrik sabitlerine ve hava durumunun frekansları nasıl manipüle ettiğine dalacağız. O girişte bahsettiğin altın sandığı ve manyetometre senaryosu aslında bu işin kalbindeki en büyük yanılgıyı çok güzel özetliyor. Yani en pahalı cihaz her şeyi bulur efsanesini. Yani para her kapıyı açmıyor yer altında. Aynen öyle. Bize iletilen o jeoloji raporları çok net bir gerçeği yüzümüze vuruyor. Yeraltı homojen, böyle dümdüz bir yapı değil. İçinde demir oksitlerin, yeraltı sularının, mineral tuzlarının, sismik boşlukların olduğu inanılmaz kaotik bir ortam. Bir nevi elektromanyetik bir çorba gibi aslında. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla ne aradığını ve o aradığın şeyin çevresel faktörlerle nasıl bir elektromanyetik etkileşime girdiğini bilmiyorsan, elindeki donanımın fiyat etiketinin gerçekten hiçbir anlamı kalmıyor. Gönderdiğin notlarda o temel lise fiziği kısımlarını, hani elektromanyetik indüksiyon nedir gibi konuları es geçmiş olman harika. Çünkü bu sayede doğrudan işin karmaşık kısmını atlayabiliriz. Klasik VLF yani çok düşük frekanslı cihazlarla PI yani darbe indüksiyonlu sistemler arasındaki o bitmek bilmeyen saha savaşına. Evet, o tartışma sektörde hiç bitmez zaten. Dergilerdeki makalelerde sürekli diyor, faz kayması ve sönümlenme hızı karşılaştırmaları yapılmış. Bu iki parametre sahada neden bu kadar kritik? Çünkü o iki parametre cihazın toprağı nasıl filtrelediğini belirliyor aslında. Şimdi VLF cihazlar toprağa sürekli bir alternatif akım gönderir ve hedeften dönen sinyalin fazının ne kadar saptığına bakar. Gümüşün faz kayması farklıdır, işte paslı bir çivinin farklıdır. Yani harika bir ayrım yapıyor. Altınla demiri birbirinden ayırabiliyor. Tabii harika bir hedef ayrımı yeteneği verir bu ona. Ancak
Avustralya'nın o meşhur altın sahalarındaki volkanik toprakları düşün. İlettiğin raporlarda bu bölgelerden resmen cehennem diye bahsediliyor. Ya evet, o kısımları okurken VLF cihazların o topraklarda adeta sinir krizi geçirdiğini düşündüm. Mesele şu anladığım kadarıyla, volkanik topraklar demir oksit yani magnetit açısından o kadar zengin ki VLF'in sürekli gönderdiği sinyal sanki devasa bir metal plakanın üzerinden sekiyormuş gibi geri dönüyor. Aynen öyle, çok doğru bir tanımlama. Yani VLF cihazı adeta baharat fıçısına düşmüş bir gurme gibi. Hangi tadın yemeğe, hangi tadın baharata ait olduğunu ayırt edemiyor ve sürekli burada altın var, burada altın var diye yanlış alarm veriyor. Gurme benzetmesi fena değil ama bence durumu biraz fazla basitleştiriyor. VLF'nin kafasının karışmasının asıl sebebi, hedefin yarattığı ikincil manyetik alanın topraktaki o minerallerin yarattığı devasa manyetik gürültünün içinde tamamen boğulmasıdır. Yani sinyal gürültü oranı sıfırlanıyor. Kesinlikle sıfıra yaklaşır. İşte bu noktada PI yani darbe indüksiyon sistemleri devreye girmek zorunda kalır. Onlar böyle sürekli bir dalga göndermezler. Toprağa inanılmaz güçlü, çok kısa bir manyetik darbe vururlar ve sonra aniden susarlar. Hani bir buldozer gibi ortamı yıkıp geçiyor ve çok derine iniyor diyebilir miyiz? Buldozerden ziyade, hani şöyle düşün, gürültülü ve karanlık bir mağarada aniden tabancayla ateş edip sonra mutlak bir sessizlikte o silah sesinin duvarlarda nasıl yankılandığını dinleyen bir yarasaya benzetebiliriz. Oo, bu çok iyi bir benzetme. Daha doğrusu nasıl sönümlendiğini dinleyen diyelim. PI sistemleri o sönümlenme eğrisinin kuyruğuna bakar. Demir oksitli toprak manyetik alanı anında kaybeder, sinyali hemen söner. Yani minerali bir nevi siliyor sistem. Aynen, ekarte ediyor. Ama toprağın içindeki altın veya bakır gibi iletken bir metal, o girdap akımlarını yani eddy currents dediğimiz olayı milisaniyeler boyunca üzerinde tutmaya devam eder. Cihaz da işte o gecikmeyi yakalar. Toprağın mineral yapısı umrunda bile değildir. Ama okuduğum saha verilerine göre bu yarasanın bir gözü kör sanki. Sönümlenme hızını dinleyerek toprağı ekarte edebiliyor ama o sönümlenme eğrileri metaller arasında birbirine inanılmaz benziyor. Evet, orası PI sistemlerinin en büyük handikapı. Yani derindeki şeyin altın bir külçe mi yoksa paslı bir konserve kutusu mu olduğunu söyleyemiyor. Sadece burada iletken bir şey var diyor. Tam olarak bu yüzden profesyonel madenciler her iki sistemi de yanlarında taşımak zorunda kalıyor sahaya çıkarken. Ama hedef ayrımı yapamamak bazen en büyük sorunumuz bile olmuyor aslında. Bize gönderdiğin o kalın mühendislik kılavuzlarındaki GPR yani yeraltı görüntüleme radarı bölümüne geçersek çok daha büyük bir kör noktayla karşılaşıyoruz. Aradığımız şey metal değilse ne olacak, değil mi? Kesinlikle. Ya aradığımız şey metal değilse İşte işlerin çığırından çıktığı yer tam olarak burası. Notlarında özellikle plastik su boruları, yeraltı sığınakları veya arkeolojik boşlukların tespiti gibi örneklere bayağı vurgu yapmışsın. Metal dedektörleri bunlara tamamen kör. Yanından bile geçseler anlamazlar. ruhları duymaz. GPR ise elektromanyetik alanlarla değil 10 MHz ile 4000 MHz arası radyo dalgalarıyla çalışıyor. İlettiğin radar kesitlerini incelerken fark ettim. GPR aslında bir objeyi görmüyor. Yani bu aslında toprak için yapılmış bir tıbbi ultrason cihazı gibi bir şey mi? Sadece farklı diyelektrik sabitleri arasındaki sınırları çiziyor sanki. Bu çok çok kritik bir ayrım. GPR'in ekranındaki o hiperbol şekleri falan doğrudan hedefin fotoğrafı değildir. Bir radyo dalgası yer altında ilerlerken elektriksel geçirgenliği yani o diyelektrik sabiti farklı bir malzemeye çarptığında sekme yapar. Tıpkı Eko'daki gibi. Aynen öyle. Mesela kuru kumun diyelektrik sabiti 3 ile 5 arasındayken içine gömülü bir PVC borununki 2 civarındadır. GPR bu iki malzeme arasındaki o elektriksel sınırı tespit eder ve dalganın gidiş dönüş süresine bakarak derinliği hesaplar. Bak burada aklıma bir şey takıldı. Tam da bu noktada kılavuzdaki diyelektrik tablolarına bakıyordum. Eğer ben o plastik PVC boruyu tesadüfen diyelektrik sabiti tam olarak 2 olan çok spesifik kuru bir toprak katmanının içine gömersem
Radar dalgası oradan geçerken hiçbir fark algılamayacak. Yani sınır yansıması sıfır olacak değil mi? Bu durumda o koca PVC boru GPR için tamamen görünmez mi olur? Fiziksel olarak evet tamamen görünmez olur. Elektriksel bir kontrast yoksa yansıma da yoktur. Sahada birçok acemi mühendisin işte cihaz bozuk, hiçbir şey göstermiyor diyerek delirmesinin sebebi tam olarak budur. Toprakla hedefin diyelektrik sabiti eşitlendiğinde GPR resmen körleşir. Vay canına, gerçekten acayip bir durum. Ama GPR ile ilgili asıl baş ağrıtan fiziksel sınır bu değil. Senin de o notlarında özellikle işaretlediğin frekans ve derinlik takasıdır. Evet, o grafikler beni gerçekten çok şaşırttı. Çünkü mantıken bir cihazın gücünü arttırırsan daha derini, daha net görürsün diye düşünüyorsun. Ama olay güç değilmiş, dalga boyuymuş. Aynen öyle. Tamamen dalga boyuyla ilgili. Eğer betonun içindeki incecik bir inşaat demirini veya küçük bir çatlağı arıyorsam 2000 MHz gibi böyle devasa yüksek bir frekans kullanmak zorundayım. Çözünürlük milimetrik seviyeye çıkıyor ama okuduğum verilere göre sinyal yarım metre bile aşağı inemeden toprağın içinde sönümlenip ölüyor. Çünkü yüksek frekanslı dalgalar çok daha fazla enerji taşır ama malzeme ile çok daha hızlı etkileşime girip enerjilerini ısıya dönüştürürler. Buna sinyal zayıflaması diyoruz. Eğer 20 metre derindeki bir fay hattını veya antik bir mağarayı arıyorsan, frekansı 50 MHz gibi çok düşük bir seviyeye çekmen gerekir. O zaman da dalga boyu metrelerce uzunlukta oluyor. Aynen. Bu sayede toprağın çok derinlerine nüfuz edebilir. Ama bu kez de o uzun dalga boyları yüzünden çözünürlük adeta çamur gibi oluyor. Metrelerce derini görüyorsun ama bir araba büyüklüğündeki cisim bile ekranda sadece bulanık bir leke olarak beliriyor. Yani netlik istiyorsan yüzeyde kalacaksın, derinlik istiyorsan bulanıklığa razı olacaksın. Ortası yok bu işin. Yok maalesef. Bu doğanın bize dayattığı acımasız bir fizik kuralı. İstediğin kadar güçlü bir işlemci koy cihazın içine, dalga mekaniğinin o temel kurallarını bükemezsin. Peki, madem derinlerdeki objeleri net göremiyoruz, girişte konuştuğumuz o senaryoya geri dönelim. Hani şu manyetometrelere. Evet, o meşhur altın sandığı. Gönderdiğin o kalın sismik araştırma raporlarında manyetometrelerin GPR veya metal dedektörlerinden tamamen farklı birlikte oynadığı çok açık. En başta sormuştum, neden 10 milyon dolarlık alet altın sandığını görmedi? Çünkü manyetometreler aktif cihazlar değildir. Yani GPR gibi toprağa radyo dalgası göndermezler ya da VLF gibi bir manyetik alan yaratmazlar. Sadece dinliyorlar mı yani? Kesinlikle onlar tamamen pasif sensörlerdir. Yalnızca dinlerler. Dünyanın halihazırda var olan o doğal manyetik alanını okurlar. Altın, gümüş, bakır gibi metaller ferromanyetik değildir. Yani dünyanın manyetik alan çizgilerini bükmezler, onlarla etkileşime girmezler. Cihaz için toprakla altın arasında hiçbir manyetik fark yoktur. Yani sadece demir, çelik, nikel gibi ferromanyetik kütleleri arıyorlar. Ama o jeoloji raporlarındaki matematik denklemlerine bakarken beni asıl çarpan şey mesafe formülü oldu. İşte orası işin büyüsünün bozulduğu yer. Kesinlikle. Klasik bir metal dedektörünün hassasiyeti mesafenin 6. kuvvetiyle düşüyor. Bu felaket bir oran. Yani derinliği sadece 2 katına çıkardığında sinyal gücü 64 kat azalıyor. Metal dedektörlerinin neden 2-3 metreden aşağı inemediğinin resmen matematiksel kanıtı bu. Buna karşılık manyetometrelerdeki algılama düşüşü mesafenin sadece küpüyle orantılıdır. Aradaki bu devasa matematiksel fark, bir manyetometrenin 20 hatta 30 metre derinlikteki bir 2. Dünya Savaşı tankını veya büyük bir demir boru hattını rahatlıkla tespit edebilmesini sağlar. O kadar derinden bile mi? Tabii ki. Hedefin kendi kütlesi dünyanın manyetik alanında o kadar büyük bir anomali yaratır ki cihaz bu sapmayı kilometrelerce uzaktan bile bir drone ile okuyabilir. İşte bu bizi gönderdiğin dosyalardaki en büyüleyici kısma getiriyor aslında. Yani meteoroloji ve toprağın kimyasına. Çünkü laboratuvarda denklemler harika çalışıyor. Mesafenin küpü falan her şey çok net. Kağıt üzerinde her şey mükemmeldir her zaman. Aynen öyle. Ama sonra sahaya çıkıyorsun ve yağmur yağıyor. İlettiğin saha verilerinde hava durumunun bu yüksek teknoloji sistemleri nasıl bir anda çöpe çevirdiğini okumak şok ediciydi.
Yağmur cihazlar arasında resmen taraf tutuyor. Sahadaki o çevresel kaos teoriyi her zaman ezer geçer zaten. Yağmur meselesi bunun en klasik örneği. Eğer elinde darbe indüksiyonlu bir metal dedektörü varsa, şiddetli bir yağmurdan sonra hedeflerin bir anda daha belirginleştiğini, cihazın daha derini okumaya başladığını görürsün. Toprak nemlendiğinde elektriksel iletkenliği artar çünkü. Suyun içinde çözünerek çevreye doğru bayağı geniş bir iletkenlik alanı yaratıyor. Yani cihaz o küçük metali değil, etrafındaki o devasa iyon bulutunu, o haleyi okumaya başlıyor. Hedef bir anda fiziksel olarak büyümüş gibi davranıyor. Ancak o raporlardaki küçük bir detayı da atlamamak lazım. Bu halo etkisi sadece toprağın pH seviyesi uygunsa ve metal yeterince uzun süre orada kalmışsa işe yarar. Asidik topraklarda bu iyonlar yağmurla tamamen yıkanıp kaybolabilirdi. Ama GPR tarafına geçersek, İşte orada yağmur bir dost değil, mutlak bir düşman oluyor. hem de nasıl bir düşman? Su, elektromanyetik dalgalar için kelimenin tam anlamıyla bir kara delik. Saf suyun diyelektrik sabiti 80 civarında, havanınki ise sadece 1. GPR anteninden o frekansı toprağa gönderdiğinde ve ıslak, kirli bir tabakaya çarptığında o radyo dalgaları enerjisini tamamen yitirip su tarafından emiliyor. Anında sönümleniyor yani. Ya da tam tersi, yüzeydeki ıslak katman devasa bir ayna gibi davranıp sinyalin tamamını antene geri yansıtıyor, aşağıya hiçbir şey inmiyor. Buna çınlama diyoruz. GPR ekranında sadece yatay böyle kalın çizgiler görürsün, altı tamamen kördür. Düşünsene, şirket olarak $50.000 bir ekipmanla jeolojik haritalama yapmaya gidiyorsun ama önceki gece yağan bir bahar yağmuru yüzünden cihaz 10 santim derinliği bile göremiyor. Ve o sırada $500 metal dedektörü olan bir adam aynı arazide yağmurun yarattığı iletkenlik artışıyla şov yapıyor. Gerçekten çok ironik. Peki ya sıcaklık? Manyetometrelerin sensörleriyle ilgili o termal sapma grafikleri de göndermişsin. Ben o aletleri dış ortamdan tamamen izole sanıyordum. Hayır, hiç de öyle değil. Özellikle Fluxgate manyetometreler aşırı sıcaklık değişimlerine karşı inanılmaz hassastır. Gündüz güneşin altında sensör ısındıkça içindeki bobinlerin direnci değişir. Bu elektriksel değişim sistem tarafından sanki yer altında manyetik bir anomali varmış gibi okunur. Sahte sinyal üretiyor yani. Kesinlikle. Eğer operatör cihazı belirli periyotlarla ortam sıcaklığına göre kalibre etmezse, yer altında devasa bir demir kütlesi bulduğunu sanıp boş toprağı metrelerce kazabilir. Bu da bizi gönderdiğin dosyalar arasındaki en kritik ve aslında bence en hayati belgelere getiriyor. Askeri mayın temizleme ve patlayıcı tespiti protokolleri. Çünkü burada söz konusu olan şey boş yere kazı yapmak değil, insan hayatı. Modern savaş teknolojisinde klasik metal dedektörlerinin neden artık işe yaramadığını anlatan o bölüm resmen dondurucuydu. Geçmişte mesela 2. Dünya Savaşı yıllarında mayınlar devasa çelik kasalara sahipti. Herhangi bir VLF cihazı bunları metrelerce öteden bağırarak haber verebilirdi zaten. Ancak modern antipersonel mayınları tespit edilememek üzere özel olarak tasarlanmıştır. Gövdesi, tetik mekanizması, her şeyi plastiktir. İçindeki tek metal parça ucu bir toplu iğne başı kadar olan ateşleme pimidir. Savaş alanında toprağın içi zaten şarapnel parçaları, işte boş kovanlar ve binlerce paslı çiviyle doluyken bir VLF veya PI dedektörüyle o toplu iğne başı kadar metali aramak, intihar etmek gibi bir şey. Kesinlikle. İmkansız bir görev. Ayrım yapsa bile hedefin mayın mı yoksa bir kola açacağı mı olduğunu o kaosun içinde bilemez. İşte burada GPR teknolojisi hayat kurtarıcı bir rol üstleniyor. Ama metali bulduğu için değil. Evet. GPR o incecik ateşleme pimini aramaz. O, mayının o plastik kasasının toprağın diyelektrik sabitiyle yarattığı zıtlığı arar. Hatta daha da ileri gidelim, mayın gömülürken toprak mecburen kazılır, o sıkılaşmış doğal yapı bozulur ve içine hava boşlukları dolar. Toprağın izini sürüyor yani. Aynen öyle. GPR çevredeki o el değmemiş sıkı toprak ile o kazılıp geri doldurulmuş toprağın arasındaki yoğunluk ve diyelektrik farkını anında ekrana yansıtır. Dolaylı kanıtları okumak dedikleri bu olsa gerek. Raporlarda bahsettiğin hibrit sistemlerin askeri standart haline gelmesi de bu yüzdenmiş. Tek bir çubuğun üzerinde hem GPR anteni var hem de metal dedektörü bobini. Çok zekice bir tasarım.
GPR operatörü burada toprağın yapısı bozulmuş ve plastik bir anomali var diyor. Metal dedektörü de evet o anomalinin tam merkezinde minicik bir metalik sinyal alıyorum diyor. İki sistemin zaafları birbirini kusursuz örtüyor. İşte bu yüzden yeraltı araştırmalarında en iyi teknoloji diye bir kavram yoktur aslında. Hedeflenen probleme en uygun fiziksel çözüm vardır. Teknoloji sadece bir araçtır. Asıl marifet, yeraltının kimyasını, nem oranını, aradığın malzemenin diyelektrik ve ferromanyetik özelliklerini aynı denklemde çözebilmektir. Gerçekten ufuk açıcı bir konuydu. Bize gönderdiğin bu devasa kaynak yığını, yeraltını böyle düz bir toprak tabakası olarak görmekten çıkarıp, elektromanyetik dalgaların, işte radyo frekanslarının ve manyetik bükülmelerin yaşandığı sürekli değişen canlı bir laboratuvar olarak anlamamızı sağladı. Umarım bu analizler o kalın kılavuzlardaki karmaşık verileri saha gerçekleriyle nasıl örtüştürdüğümüzü biraz netleştirmiştir. Zira kağıt üzerindeki denklemlerle çamurun ve yağmurun içindeki gerçekler çoğu zaman birbirine hiç uymaz. Kesinlikle uymaz. Kapatmadan önce senle ve bizi dinleyen herkesle o raporların son sayfasında gördüğüm ve beni günlerdir düşündüren bir vizyonu paylaşmak istiyorum. Düşük frekanslı GPR'ların ve ultra hassas manyetometrelerin artık devasa drone sürülerine entegre edilmesinden ve bu verilerin saniyeler içinde yapay zeka tarafından yorumlanmasından bahsediliyordu. Evet, o kısım gerçekten bilim kurgu gibi. Şunu bir hayal et, çok da uzak olmayan bir gelecekte bu otonom drone sürüleri bir arazinin üzerinden uçtuğunda o karmaşık sönümlenme hızlarını, diyelektrik farklarını ve termal sapmaları anında filtreleyip yeryüzünün metrelerce altının kusursuz şeffaf bir 3D haritasını çıkaracaklar. Toprağın altı bizim için cam gibi şeffaf hale gelecek. Her şey görünür olacak yani. Aynen. Peki, yer altındaki o son büyük bilinmezlik ortadan kalktığında, her şey bir ekranda saniyeler içinde belirdiğinde, o her zaman içimizde taşıdığımız gizem ve keşfetme tutkusuna ne olacak? Sırların kalmadığı bir yeraltı bizi hala bu kadar heyecanlandıracak mı? Çok güzel bir soru. İnsan doğası her zaman bilmek ister ama bilinmezliğin cazibesi de bir başkadır tabii. Kesinlikle. Bunu bir düşün. Bize bu harika kaynakları gönderdiğin ve bu derinlemesine analizde bize rehberlik ettiğin için teşekkür ederiz. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Gökyüzüne bakmayı unutma ama ayaklarının altındaki o kaotik fiziği de bir daha asla hafife alma. Doğada ormanın derinliklerinde veya böyle sarp bir dağ yamacında yürüyüşe çıktığını bir hayal etsene. Etrafındaki manzaraya bakıyorsun işte, yosun tutmuş devasa bir kaya var, rüzgarın eğdiği böyle ilginç şekilli bir ağaç falan. Ya da ne bileyim kurumuş bir derenin yatağı. Aynen öyle. Çoğumuz için bunlar sadece doğanın sıradan hani kaotik ve kendi halindeki parçalarıdır aslında. Yanından geçer gideriz. Kesinlikle. Ama o sıradan görünen yosunların arasına gizlenmiş ufak bir çiziğin, yani o küçücük şeyin aslında çok karmaşık, çok katmanlı ve ustaca şifrelenmiş bir dilin parçası olduğunu söylesem. Çok iddialı bir giriş oldu. Değil mi? Çünkü bugün seninle birlikte dağ başlarındaki o derme çatma define efsanelerini, işte kahlane hikayelerini falan tamamen bir kenara bırakıyoruz. Nihayet. Masamızda çok ciddi bir veri yığını var. Saha rehberleri, akademik folklor araştırmaları ve İspanya'da bir Tunç Çağı mağarasının sırlarını aydınlatan inanılmaz bir arkeolojik rapor var elimizde. Çok sağlam kaynaklar gerçekten. Amacımız da şu aslında, senin için özel olarak hazırladığımız bu derinlemesine analizde bu kayalara kazınan dili incelemek. Yani semiyoloji, işte gösterge bilim, kriptometroloji, arkeoloji ve folklor bilimlerinin merceğinden geçireceğiz bu konuyu. Harika bir rota. Doğanın ortasındaki o sessiz kayanın aslında bize ne anlattığını çözeceğiz yani. Hazırsan o kayanın üzerindeki ilk sembolle başlayalım diyorum. Başlayalım bakalım. Çünkü anladığım kadarıyla bu çizikler, oymalar falan asla tesadüfi birer karalama değil, öyle mi? Yani rastgele yapılmamış bunlar. Asla tesadüfi değiller. Hatta o kadar sistematik ki buna rahatlıkla antik bir görsel dil diyebiliriz bence. Görsel bir dil. Aynen. Şey gibi düşün, semyoloji yani gösterge bilim, bir sembolün sadece kendisini değil, temsil ettiği o daha büyük bir fikri nasıl anlattığını inceler ya.
Doğadaki bir işareti okumak da aslında tam olarak o dönemin kültürel sözlüğüne hakim olmayı gerektiriyor. Nasıl yani? Örnek verebilir misin? Tabii, mesela kayanın üzerinde kocaman bir boğa figürü gördüğünü farz edelim. Tamam, boğa var kayada. Bu şey demek değil, hani bu bölgede eskiden inekler otluyormuş demek değil. Yani bir mera işareti falan değil. Kesinlikle değil. Antik çağlardan beri boğa figürü muazzam bir fiziksel gücü, otoriteyi ve hatta yeniden doğuşu temsil eder. Vay canına. Yani eğer bir define veya gömü bağlamında bir boğa görüyorsan, bu figür sana adeta şunu bağırıyordur. Ne bağırıyor? Burada yatan şey bir krala, bir lidere ait veya çok ciddi bir insan gücü gerektirecek kadar devasa bir yapıdasın, dikkatli ol diyor. Hadi ya, yani figürün doğadaki karakteristiği aslında o toprağın altındaki şeyin niteliğini ve boyutunu direkt ele veriyor, öyle mi? Aynen öyle. Sadece hayvanın gücü de değil üstelik. Hani ekolojik yaşam alanı da başlı başına bir mesaj. O nasıl oluyor? Mesela su kuşları ve balık figürleri buna en güzel örnektir. Diyelim ki kayaya bir ördek veya balık kazınmış. Şimdi balık tamam erken Hristiyanlık döneminde dini bir sembol olarak kullanılmıştır, eyvallah. Evet, onu biliyoruz genelde. Ama topografik bir şifre olarak baktığında bu figürlerin olduğu bir yerde kesinlikle suyu aramak zorundasındır. Yani bir akarsu falan mı? Bir akarsu olabilir, bir göl olabilir veya yüzlerce yıl önce kurumuş olsa bile bir yeraltı su kaynağı olabilir. Yok artık. Gerçekten öyle. Gömüyü yapan kişi o hazinesini o su ekosisteminin matematiğine entegre etmiş demektir bu. İnanılmaz mantıklı. Veya şey var, Anadolu'da özellikle Ermeni gömülerinde çok sık rastlanan, literatüre de geçmiş o meşhur tavuk ve civciv işareti vardır. Bekle, ne? Tavuk ve civciv mi? Evet, bildiğin tavuk ve civcivleri. Ya bekle bir dakika, neden böyle bir figür seçilmiş? Yani bir aslan, ne bileyim bir kartal falan varken neden tavuk koysunlar ki kayaya? Şeyden dolayı işte. Bu görsel bir şaşırtmacanın zirvesidir aslında. Tavuk ve etrafına dağılmış civcivler tamamen bir odak dağıtma mekanizması. Nasıl bir odak dağıtma? Şöyle düşün, insan gözü doğası gereği her zaman o en büyük ve en detaylı figüre odaklanma eğiliminde ya. Yani ana tavuğa odaklanıyoruz. Aynen. Eğer semiyoloji bilmiyorsan gidersin o kocaman tavuğun altını veya baktığı yönü falan kazarsın günlerce. Kazmamamız mı gerekiyor? Hayır tabii ki. Oysa şifre etraftaki o yavruların içine gizlenmiştir. Nasıl yani? Yavruların hepsi aynı görünmüyor mu zaten? Hadi canım. Gerçekten. Mesela 5 civciv öne doğru bakarken biri arkaya bakar. Veya biri ana tavuğun sırtına çıkmıştır, ne bileyim bir tanesi su içiyor pozisyonundadır falan. Bak bu çok ilginç işte. İşte o anomalinin yani o farklı davranan civcivin duruşu, asıl yönü ve şifreyi veren şeydir. Ana tavuk tamamen bir dikkat dağıtıcı bir illüzyon sadece. Yani bu işaretler aslında antik dönemin QR kodları gibi bir şey. Çok doğru bir benzetme. Ama hani herkesin okuyabileceği bir QR kod değil, sadece şifreyi bilenler, o barkodu okutabilenler için tasarlanmış. Kesinlikle öyle. Bu cidden çok zekice. Ama aklıma hemen şu soru geliyor bunu duyunca. Nedir? Ya doğa dediğimiz şey sürekli değişen, çok kaotik bir yer sonuçta. Kayalar ısınıyor, soğuyor, çatlıyor, su aşındırıyor, rüzgar şekil veriyor falan. Evet, çok doğal süreçler bunlar. Peki dağda yürüyen biri, yani sıradan doğal bir çatlak ile o senin bahsettiğin sistemli, o QR kod dediğimiz gerçek bir define işaretini birbirinden nasıl ayıracak? İşte bu ayrımı yapmak için bu işaretlerin rastgele olmadığını, hani bir dil bilgisi kuralı olduğunu anlamak gerekiyor. Dil bilgisi mi? Evet, doğal aşınmalar tamamen rastgeledir. Rüzgar veya su, kayayı böyle bir mantık silsilesine göre aşındırmaz sonuçta. Mantıklı. Ama uzmanların sahada aradığı şey, tıpkı bir cümlenin yapısı gibi birbirini takip eden üçlü bir sistemdir. Buna literatürde define grameri diyebiliriz. Define grameri, bildiğimiz özne, yüklem, tümleç falan gibi bir gramer mi bu? Tam olarak o hesap. Çok doğru bir yaklaşım. Şöyle düşün, Dinliyorum. birinci işaret cümlenin öznesidir. Gömünün ne olduğunu, o işin niteliğini söyler. Biraz önce bahsettiğimiz o devasa boğa veya ana tavuk var ya, işte özne odur. Uzaktan o çok rahat görünüyor, direkt dikkatimizi çekiyor zaten. Aynen ama asla son nokta değildir orası. Orada kazı yapılmaz. Peki ya yüklem? İkinci işaret, o cümlenin yüklemi veya zarfıdır diyebiliriz. Eylemi ve mesafeyi belirtir. Ne gibi mesela? Ne bileyim,
Bir ok işareti olabilir, eksik yapraklı bir çiçek figürü veya kesik bir kılıç falan olabilir. Anladım, yönü veya eğilimi veriyor. Evet, üçüncü işaret ise cümlenin sonundaki o noktadır. Ve işin en çarpıcı tarafı da şu, bu son nokta işareti genellikle en gösterişsiz, en küçük işarettir doğada. Bir saniye, yani o kocaman görkemli boğayı bulduktan sonra gidip etrafta küçücük bir şey mi arıyoruz? Aynen öyle. Ne kadar küçük bir şeyden bahsediyoruz ki? Çoğu zaman sadece bir murç izinden bahsediyoruz. Murç izi mi? Evet, yani demir bir çekiçle kayaya açılmış şöyle madeni para büyüklüğünde minicik bir uyuk veya çok ince bir çizik düşün. Yok artık. Gerçekten. Eğer sen bu üçlü yapının yani özne, yüklem, nokta sisteminin mantığını bilmiyorsan, o görkemli boğa heykelinin dibini yıllarca kazarsın ve hiçbir şey bulamazsın. Çünkü boğa aslında sadece bir yönlendirici. Boğa sadece sana doğru bölgedesin dostum, şimdi cümlenin geri kalanını okumaya başla diyordur. Şimdi her şeyi çok daha iyi anlıyorum. Yani o görkemli figür aslında antik dönemin devasa bir reklam panosu gibi. Harika bir tabir, evet, reklam panosu. Burada bir şey var diye bağırıyor herkese ama asıl hazine böyle fısıltıyla söylenen o küçücük işarette saklı. Kesinlikle. Peki, diyelim ki ikinci işareti yani o yüklemi bulduk, tamam mı? Bize bir yön ve mesafe veriyor dedin. Hı hı. Biz bu mesafeyi nasıl ölçeceğiz sahada? Sonuçta o dönemde insanların elinde metre yok, lazerle ölçüm cihazları falan yok. İşin içine matematik nasıl giriyor burada? İşte tam da bu noktada kaynaklarımızda bahsi geçen o kriptometroloji dediğimiz bilim dalı devreye giriyor. Kriptometroloji, yani gizli ölçüler bilimi mi? Aynen öyle. Gizli ölçü birimleri bilimi. Antik insanlar metrik sistemi kullanmıyordu, doğru, ama kendi bedenlerini ve böyle standartlaştırdıkları bir takım oranları referans alıyorlardı hep. Bedenlerini nasıl referans alıyorlar? Bizans döneminden kalma, kayalara kazınmış el işaretleri bunun en güzel örneğidir mesela. El işaretleri. Evet. Ve bu el işaretlerinin inanılmaz kesin matematiksel kuralları var literatürde. Nasıl kurallar bunlar? Yani sadece elin parmaklarının gösterdiği yöne doğru yürümüyor muyuz dümdüz? Kesinlikle o kadar basit değil. İşin içinde çok ciddi bir matematik var. Nasıl bir matematik? Diyelim ki kayada normal böyle parmakları bitişik duran bir sol el figürü var. Tamam, sol el. Bunun kriptometrolojik karşılığı genellikle o yönde tam 40 adım ilerlemektir. 40 adım. Evet. Eğer bu bir sağ el figürü ise bu sefer 70 adım önünüzde bir şey olduğu anlamına gelir. Bak bu çok spesifik. Bekle, daha bitmedi. Eğer elin parmakları açık bir şekilde resmedilmişse kayaya, o şifrenin bütün algoritması tamamen değişiyor bir anda. Nasıl değişiyor? Açık sol el seni sadece 19 adım ileriye götürür. Açık sağ el ise 21 adım ileriye götürür. Bekle bir saniye. Bu sayılar bana çok ama çok rastgele geldi şu an. Öyle mi düşünüyorsun? Yani evet, neden sol el 40 da sağ el 70 mesela? Ve hani parmaklar açık olunca neden aniden 19 gibi çok spesifik ve asal bir sayıya düşüyoruz birdenbire? Bunun arkasında nasıl bir mantık olabilir ki? Çok haklı bir isyan. Ama bu sayılar hiç rastgele değil. Tamamen o dönemin inanç sistemleri, numerolojisi ve Roma askeri adımlama mantığıyla doğrudan bağlantılı bunlar. Nasıl bir bağlantı? Şöyle, sağ taraf o dönemde genellikle gücü, kutsallığı ve çok daha uzun mesafeli, hani büyük gömüleri temsil ediyordu. O yüzden 70 adım. Anladım. Peki ya açık parmaklardaki o küçük sayılar? Açık parmaklarsa tamamen bir uyarı niteliğindeydi. Sayının böyle 19 gibi bir anda küçülmesi, hedefin veya daha kötüsü bir tuzağın çok ama çok yakında olduğunu söylüyor sana. Yani bir nevi tehlike alarmı çalıyor. Aynen öyle. Adımlarını artık küçültüp etrafına çok dikkatli bakman gerektiğini belirten bir alarm bu. Ve sadece adım da kullanmıyorlar daha. Başka ne kullanıyorlardı? Arşın gibi, ki yaklaşık 70 santimetredir, veya kulaç gibi, o da 280 santimetre falan yapar, bu tarz standart beden ölçülerini de şifreye katıyorlardı. Ya işte tam burada sana çok mantıklı bir itirazım var benim. Tabii, dinliyorum. Şimdi adım veya kulaç diyorsun da benim boyum uzun mesela, adımım çok geniştir. Bir başkası daha kısa boyludur, adımı mecburen dardır. Evet, fiziksel bir gerçek bu. O zaman eğer bütün bir hazine haritasını 70 adım üzerine kurarsan, iki farklı insanın 70 adımı arasında resmen dağlar kadar fark olur sahada. Çok doğru.
Birisi hedefi 10 metre geçer, diğeri 10 metre gerisinde kalır falan. Yani bu durum sence de devasa bir hata payı yaratmıyor mu? Nasıl bu kadar kesin ve net konuşabiliyorlar bu adamlar? Mükemmel bir soru, cidden çok iyi bir nokta. Eğer hedefe böyle dümdüz bir ovada sadece düz bir çizgide yürüyerek ulaşmaya çalışsaydık, %100 haklıydın. Hata payı devasa olurdu gerçekten. Dağlık arazide daha da sapmaz mı bu adım hesabı? İşte gömüyü planlayan o antik mühendisler de tam olarak bu hatanın, bu sapmanın farkındaydı. Adamlar aptal değil sonuçta. Nasıl çözmüşler peki bunu? Bu yüzden sistemi 2 boyutlu değil, 3 boyutlu bir şekilde tasarladılar. 3 boyutlu mu? Evet. O saydığın adımlar seni aslında sadece genel bir alana, yani o demin konuştuğumuz o küçücük 3. işarete ulaştırmak için kaba bir taslaktır sadece. Yani adımlar sadece o murç izini bulmak için. Aynen öyle. Asıl o milimetrik ve ölümcül hesap o kayanın üzerindeki geometride başlıyor işte. Nasıl yani? Kayanın üzerindeki o şekiller falan bir nevi hata düzeltme mekanizması mı olarak çalışıyor? Tam olarak öyle çalışıyor. Mesela kayada böyle yuvarlak bir oyma var diyelim ve o oymanın yanından çıkan incecik bir kanal. Bir nevi oluk düşün. Görüyoruz onları bazen. Sen ben o kanalı görünce sadece ha tamam şu yöne git diyen bir ok çizmişler zannederiz, değil mi? Yani mantıken ok gibi duruyor. Oysa o kanalın uzunluğu ve o kayadaki açısı arazi üzerindeki eğim hesabını yapmak için kullanılan resmen matematiksel bir vektördür. Vektör mü? Yok artık. Gerçekten öyle. Daha da ilginç ne biliyor musun? O yivlerin veya o küçük oymaların içine parmağını soktuğunda Evet. gözle göremediğin ama o karanlıkta sadece dokunarak hissettiğin o sivri murç izi var ya, yani deliğin en derin veya en asimetrik noktası. Parmağımızı soktuğumuzda hissettiğimiz o nokta. Bu ne işe yarıyor ki orada? İşte o minicik nokta sana yerin altındaki asıl gömü odasının tam derinliğini ve açısını o 3 boyutlu uzayda gösteriyor. Şaka yapıyorsun. Hayır, yani o taş sadece yüzeyde hani sağa git sola git diyen 2 boyutlu bir harita değil, yer altına doğru inen bir Z eksenini, kocaman bir koordinat sistemini barındırıyor içinde. İnanılmaz gerçekten. Kendi adımlarının yarattığı o insan doğasından kaynaklı hata payını o kayaya kazınmış, o kusursuz geometriyle telafi ediyorsun sahadayken. Kelimenin tam anlamıyla taşa kazınmış analog bir GPS ve derinlik sensörü gibi çalışıyor o zaman bu. Harika bir tanım. Analog GPS. Evet. Biz dışarıdan bakınca yosunlu bir kaya, üzerinde sadece bir oyuk görüyoruz ama adamlar oraya bayağı 3D bir modelleme yapmışlar. Kesinlikle. Peki ama neden? Yani benim aklım almıyor. Bir insan altınlarını, ne bileyim eşyalarını veya sevdiklerini toprağın altına koymak için neden bu kadar acımasız bir matematik, bu kadar karmaşık bir şifreleme ağı kurar ki? Yani bu işin sadece hırsızlardan korunayım mantığı olduğunu sanmıyorum ben. Altında başka bir şey olmalı. Çok ama çok haklısın. Bu kesinlikle sadece bir servet koruma veya banka kasası operasyonu değil. Ve bunu tam olarak anlamak için işte o demin bahsettiğimiz arkeolojiye, antik çağdaki o ölüm algısına bakmamız gerekiyor biraz. Ölüm algısı derken? Ölüm, geçmişte böyle sıradan bir biyolojik son, öldü bitti gibi bir şey değildi. Ruhani, çok kutsal ve bazen de oldukça tehlikeli görülen bir yolculuktu. Nasıl bir tehlike? Sana kaynaklarımızdan çok çarpıcı bir örnek vereyim bununla ilgili. İspanya'nın Menorca adasındaki Escariç mağarasında yakın zamanda inanılmaz bir keşif yapıldı. Kaynaklardaki o saç tellerinin bulunduğu meşhur mağara değil mi bu? Ta kendisi. Yaklaşık 3000 yıllık Tunç çağına ait devasa bir cenaze alanı burası. Yaklaşık 800 yıl boyunca adadaki ölülerin bırakıldığı, ritüellerin yapıldığı bir yer. Arkeologları şoke eden şey şu oldu orada. Ne buldular? Bazı özel bireylerin, ki bunların muhtemelen şaman veya kabile büyücüleri falan olduğu düşünülüyor, Evet. bu kişilerin saçları kesilmiş, kırmızıya boyanmış ve tahta ya da boynuzdan yapılma böyle özel tüplerin içine çok özenle yerleştirilip mühürlenmişti.
Saçları mühürlemişler. Evet, sonra bu saç telleri laboratuvara götürüldü ve ultra yüksek performanslı sıvı kromatografisi adı verilen çok özel bir yöntemle analiz edildi bilim insanları tarafından. Ya tam da o noktada bir durmanı isteyeceğim senden. İyi. Sıvı kromatografisi kelimesi kulağa çok havalı, çok bilim kurgu falan geliyor ama bu tam olarak nedir? Yani 3000 yıllık bir saçı nasıl okuyor bu adamlar? Bunu hiç bilmeyen birine nasıl anlatırsın? Çok haklısın, hemen basitleştireyim. Şöyle düşün dostum, elinde çok karmaşık, içinde onlarca malzeme olan bir çorba var. Tamam, bir çorba var. Ve sen binlerce yıl sonra bu çorbanın içinde hangi baharatların, hangi gizli malzemelerin olduğunu bulmak istiyorsun. Nasıl bulacağım? İşte sıvı kromatografisi makinesi bu saç tellerini önce özel çözücülerde sıvılaştırıyor. Sonra o sıvıyı içindeki moleküllerin ağırlıklarına ve yapılarına göre bir nevi moleküler elekten geçiriyor. Moleküler bir süzgeç gibi yani. Aynen öyle. Farklı maddeler farklı ağırlıklarda olduğu için farklı hızlarda dibe çöküyor veya ayrışıyor tupun içinde. Böylece bilim insanları o insanın ölmeden aylar önce ne yediğini, kanında o an ne tür kimyasalların dolaştığını milimetrik olarak o saç telinden okuyabiliyorlar. Vay canına. Yani biyolojik bir zaman makinesi gibi resmen bu. Kesinlikle öyle. Peki o mağaradaki 3000 yıllık saçlarda ne buldular bu makineyle? Çok yoğun miktarda efedrin, atropin ve skopolamin buldular. Bekle, bu isimler bana bir yerden oldukça tanıdık geliyor. Bunlar öyle gündelik yenen otlar falan değil. Sanırım direkt zehir veya uyuşturucu kategorisinde şeyler bunlar. Kesinlikle uyuşturucu kategorisinde. Bunlar adam otu, ban otu gibi o meşhur patlıcangiller familyasından elde edilen çok ama çok güçlü halüsinojenik alkaloidler. Halüsinojenik mi? Evet, mesela atropin ve skopolamin insanın gerçeklik algısını anında tamamen parçalayan, çok şiddetli ve karanlık halüsinasyonlara yol açan zehirli maddelerdir. Yok artık. Efedrin ise kalbi inanılmaz hızlandıran, vücuda müthiş bir enerji veren çok güçlü bir uyarıcı. Ya düşünebiliyor musun? Neyi? Yani o şamanlar, o cenaze ritüelleri sırasında birini toprağa verirken bu kafa yapıcı, bu gerçeküstü bitkisel kokteylleri resmen yüksek dozda tüketiyorlardı demek ki. Olsun. Ya bu benim bütün bakış açımı, her şeyi değiştiriyor şu an. Değil mi? Yani o dönemin insanı için sevdiği birini gömmek öyle bizim anladığımız gibi sadece bir çukur kazıp üstüne toprak atmak falan değildi. Psikadelik, spiritüel ve çok yoğun bir bilinç dışı yolculuktu aslında bu. Kesinlikle böyleydi. Adamlar gerçekliği bizim o an gördüğümüz gibi görmüyorlardı o ritüel sırasında. Bambaşka bir kafadaydılar. Ve işin o asıl sırrı da bu işte. Az önce bahsettiğim o kırmızı saçların konduğu boynuz tüpler vardı ya, Evet, mühürlenmiş tüpler. o tüplerin üzerinde ne çiziliydi biliyor musun? Ne çiziliydi? İç içe geçmiş, eş merkezli daireler. Hmm. Arkeologlar bu eş merkezli dairelerin uyuşturucunun etkisi altındaki o şamanik içgörüyü, yani o vizyonları, başka bir boyuta açılan o gözleri temsil ettiğini düşünüyorlar. Vay canına. Şimdi bunu al, demin konuştuğumuz Anadolu'daki veya dünyanın bambaşka yerlerindeki o karmaşık define ve mezar işaretleriyle birleştir kafanda. Taşlar yerine oturuyor bak şu an. O kayalara kazınmış yuvarlak oymalar, o vektörel kanallar, murç izleri falan, bunlar sadece hırsızlara altın burada falan demek için tasarlanmamıştı. Neydi peki? Bunlar aynı zamanda ölünün ruhunu, o uyuşturucu etkisindeki korkutucu halüsinojenik evrende, kötülüklerden, o kötü ruhlardan korumak için tasarlanmış kutsal mühürler de aslında. Ya bu harika bir bağlam oldu benim için. Yani o kayalardaki karmaşık 3 boyutlu matematik sadece fiziki bir harita değil, aynı zamanda ruhu koruyan spiritüel bir güvenlik duvarıydı. Aynen öyle. Çok katmanlı bir dil bu. Ama diyelim ki biz bugünün insanı olarak gittik, matematiği çözdük, o 3 boyutlu derinliği falan anladık el hareketiyle, işareti takip ettik ve noktaya ulaştık. Tamamdır, hazineyi veya mezarı bulduk deyip işin içinden çıkabiliyor muyuz rahatça? Keşke o kadar kolay olsa. Çünkü ben okuduğum kaynaklarda çok ciddi engellerden, tuzaklardan falan bahsedildiğini gördüm. Hatta ne yalan söyleyeyim, bazıları bana fazla fantastik, böyle film sahnesi gibi geldi. Yani dışarıdan bakınca insana çok fantastik gelebilir ama antik mühendislik ölümcül derecede gerçektir ve şakası yoktur. Karşımıza çıkan bu bariyerleri temelde ikiye ayırabiliriz dostum.
Nedir onlar? Fiziksel tuzaklar ve psikolojik tuzaklar. Fiziksel olanlarla başlayalım. Neymiş onlar? Fiziksel olanlar tamamen mekanik zekanın ve mühendisliğin ürünleridir. Mesela kaynaklarda geçen dönen merdivenler vardır. Dönen merdiven mi? Evet, mağaraya veya mahzene inerken karanlıkta bir taş basamağa basarsın, sen onu normal sabit bir taş zannedersin. Değil mi? Oysa o taş basamak aslında tam ortasından gizli bir mile, bir eksene bağlıdır. Sen vücut ağırlığını verdiğin an o taş fırıldak gibi döner, seni altındaki o karanlık, dipsiz bir kuyuya atar ve ağırlık kalktığı için hemen ardından tekrar kapanır. Ya Indiana Jones filmi gibi resmen. Başka neler var? Üzerine basınca çalışan ok fırlatma sistemleri var. Zehirli akrep çukurları falan da var kaynaklarda. Benim kaynaklarda okurken en çok ilgimi çeken su tuzakları olmuştu açıkçası. Ah, evet, su tuzakları. Antik dönemin mühendislik harikaları. Yani modern su tesisatının, elektrikli motorların, su pompalarının falan olmadığı bir çağdan bahsediyoruz. Bir yeraltı odasını nasıl anında suyla doldurabiliyorlar ki adamlar? Bu fiziksel olarak nasıl mümkün olabiliyor? Bu muazzam bir hidrolik basınç mühendisliği sayesinde mümkün oluyor işte. Şöyle anlatayım. Gömü odası inşa edilirken yakındaki bir yeraltı su kaynağından veya biraz daha yüksekte dalan bir göletten odaya kadar pişmiş topraktan künkler, yani antik su boruları döşeniyor. Gizli boru hattı çekiyorlar yani. Aynen. Su o odanın hemen dışında, tünelin arkasında kapalı bir havuzda devasa bir basınçla bekletiliyor yıllarca. Sistemin mekanik kilidi ise odanın o giriş kapısındaki veya tüneldeki devasa bir kilit taşıdır. Taşı çekince ne oluyor? Siz defineyi almak için hırsla o kilit taşını yerinden oynattığınız anda suyu tutan o basınç kapağı kırılır veya açılır. Eyvah! Ve yer çekiminin o birikmiş devasa gücüyle saniyeler içinde bütün tünel ağzına kadar buz gibi suyla dolar. Daracık tünelde olduğun için de kaçamazsın, orada boğulursun. Ya bu anlattığın inanılmaz bir altyapı. Müthiş bir para gerektiriyor. Yer altına kilometrelerce boru döşemek, basınç hesaplamak, mekanik kapılar yapmak falan. Kesinlikle. Bu devasa bir iş gücü ve servet demek. Yani bunu ancak büyük krallar, imparatorlar veya koca devletler yapabilirdi o dönemde. Çok haklı bir tespit. Peki ya eşkıyalar ne yapıyordu? Veya daha az parası olan ama yine de definesini ölümüne korumak isteyen sıradan insanlar falan. Onlar nasıl bir güvenlik sistemi kuruyordu altınlarına? İşte bu harika sorunun cevabı, o bahsettiğim ikinci bariyerde saklı dostum. Psikolojik tuzaklar. Psikolojik tuzaklar. Yani bizim o folklor biliminin incelediği insanların kafasındaki o devasa inanç sistemi, sen de takdir edersin ki, yer altına o mekanik su tuzağını kurmak binlerce altına mal olan çok pahalı bir iştir. Tabii. Ama bir insanın zihnine korku tohumu ekmek tamamen ücretsizdir. Çok iyi laf. Ve sanırım bu meşhur tılsım inancı da tam olarak buradan doğuyor, değil mi? Tam isabet. Hani bu hazine cinli, tılsımlı, alırsan çarpılırsın, ailen mahvolur efsaneleri falan aslında tarihin o en ucuz ama en etkili güvenlik duvarı mıydı sence? Kesinlikle öyleydi. Akademik folklor çalışmaları bunu sahada çok net bir şekilde ortaya koyuyor zaten. Nasıl kanıtlıyorlar bunu? Mesela, defineciler arasında bugün bile çok ama çok yaygın olan yazılı olmayan bir kural vardır. Şöyle derler: kazı yaparken asla dünya kelamı edilmez. Dünya kelamı edilmez. Yani gece kazı yaparken asla konuşmaman, tamamen sessiz olman, çıt bile çıkarmaman gerekir. Neden biliyor musun? Yani hani tılsımı bozmamak için falan mı? Çünkü bir kelime bile edersen hazine o an toprağın daha da derinine çeker, altınlar kömüre dönüşür diye bir efsane vardı benim duyduğum. Evet, günümüzdeki efsane versiyonu tam olarak bu. Ama bu efsanenin kökeni çok daha eskiye, geleneksel Sibirya avcılarına kadar uzanıyor aslında. Sibirya avcıları mı? Ne alaka defineyle? Şöyle bir alakası var. Eski şamanik inanç sistemlerinde avcılar ormanın o karanlık derinliklerine, yani bir nevi insanların dünyasından çıkıp başka bir boyuta girdiklerinde sessiz olmak zorundaydılar. Neden? Amaç orman üyelerine, yani o ormanın görünmez koruyucu ruhlarını
ürkütmemek, onların o kutsal alanına saygısızlık etmemekti. Eğer konuşursan ruhlar kızar ve avı senden saklar inancı vardı. İnanılmaz. Zamanla bu av ve avcı ilişkisindeki o doğaüstü sessizlik tabusu bizim coğrafyada defineciliğe evrildi işte. Ya bak şimdi taşlar yerine oturdu işte. Defineciler de gece vakti yeraltı dünyasını, o karanlığı kazarken tıpkı o binlerce yıl önceki Sibiryalı avcılar gibi davranıyorlar. Aynen öyle. Yeraltı cinlerini, o tılsımlı ruhları uyandırmamak için insan dilini tamamen terk edip o ürkütücü sessizliğe bürünüyorlar. Çok doğru bir özet oldu bu. Binlerce yıl önceki bir avcının o ruhani korkusu, bugün dağ başında elinde kazma olan modern bir insanın psikolojisine hala yönetmeye devam ediyor. İnanılmaz güçlü bir kültürel aktarım bu. Kesinlikle öyle. Tabii bir de işin tüm bu korkutucu efsanelerden, tılsımlardan ve mekanik su tuzaklarından falan uzak, tamamen rasyonel ve günümüze ait modern bir tarafı da var. Yasal boyutu diyorsun. Evet, kaynaklarımızda belirtilen çok net bir gerçek var ortada. Bugün kurallarına ve yasalara uygun hareket ettiğinizde devlet hazine arazisinde bulunan bir kültür varlığı için %50'ye %50 gibi çok net bir paylaşım oranı sunuyor insanlara. Yasal hak bu. Aslında vergi dairelerine ve devletin o yasal protokollerine uzanan çok somut, çok bürokratik bir gerçeklikte yatıyor günümüzde. Tabii ki öyle ve işin akademik ve yasal boyutu her zaman o tarihi dokuyu yok etmeden, tahrip etmeden arkeolojik yöntemlerle bu eserleri bilime kazandırmaktır. Kesinlikle. Çünkü aksi takdirde o bilinçsizce yapılan definecilik, o cahilce kazılar, o biraz önce konuştuğumuz muazzam 3 boyutlu dili, o milimetrik matematiği dinamitleyerek sonsuza dek yok ediyor. Ve bir daha asla o bilgiyi geri getiremiyoruz. Ve tam da bu yüzden o eski dilleri anlamak, bu işaretlere kahvehane efsanesi olarak değil de bilimin ışığında bakmak bu kadar hayati bir mesele bizim için. Aynen öyle. Evet. Şimdi bizi dinleyen dostum bir sonraki doğa yürüyüşünde falan o yosun tutmuş kayanın yanından öylece geçip giderken bir saniye dur ve ona bir de bugünkü gözle bakmayı dene. Kesinlikle farklı görünecektir artık. Üzerindeki o basit gibi duran bir çizik, minicik bir oyuk veya güneşte böyle aşınmış silik bir hayvan figürü artık çok iyi biliyorsun ki sadece sıradan bir taş parçası değil onlar. Değil, o işaret antik dönemin o 3 boyutlu vektör matematiğinin, insan psikolojisinin, o psikadelik şaman ritüellerinin ve tarihin en derin, en karanlık korkularının kesiştiği devasa bir bilgi deposu aslında. Yani o sessiz kayalar aslında insanın en değerli şeylerini, ister altını, ister ruhu olsun fark etmez, yok olmaktan koruma içgüdüsünün bir haritasıdır diyebiliriz rahatça. Çok doğru bir ifade, harita. Ve tüm bunları böyle seninle derinlemesine konuşurken aklıma son olarak şöyle bir fikir geldi. Sana da ve dinleyicimize de sormak istiyorum bunu. Nedir? Bugün biz o 3000 yıl önceki insanların kayalara kazıdığı boğaları, o eşmerkezli daireleri veya tüplerdeki o uyuşturucu kimyasalları falan çözmek için sıvı kromatografisinden, folklor biliminden, matematikten, vektörlerden faydalanıyoruz değil mi? Evet, en ileri bilimi kullanıyoruz. Peki ya biz? Bizim gömülerimiz ne olacak gelecekte? Bizim gömülerimiz mi? Evet. 3000 yıl sonraki insanlar bizim bugün toprak altına devasa fiber kablolarla gömdüğümüz o sunucu tarlalarına, o şifrelenmiş devasa dijital bulutlarımıza veya şifresi unutulup erişime sonsuza dek kaybedilmiş o milyon dolarlık kripto cüzdanlarımıza baktıklarında sence ne düşünecekler? Vay canına, çok iyi bir bakış açısı bu. Onlar bizim o dijital define işaretlerimizi, o algoritmalarımızı çözmek için acaba hangi yepyeni bilim dallarını kullanacaklar? Belki de bizim hayal bile edemeyeceğimiz şeyler. Ve en can alıcı soru şu bence. Bizim bu sonsuz veri saklama takıntımızın, o karmaşık algoritmalarımızın ardındaki asıl tılsımın, o asıl psikolojik korkunun ne olduğuna inanacaklar gelecekte. İnsanı gerçekten derin düşüncelere iten bir soru bu. Öyle gerçekten. İşte bu felsefi düşünceyle seni o yosunlu kayanın başucunda kendi bitmek bilmez merakınla baş başa bırakıyoruz bugünlük. Şunu bir hayal etmeni istiyorum. Anadolu'nun sarp böyle tamamen ıssız dağlarında yürüyorsun. Yapayalnızsın, evet.
Aynen, etrafta senden başka hiç kimse yok, güneş de batmak üzere diyelim. Derken devasa bir kayanın üzerinde böyle taşa adeta bir dantel gibi milimetrik işlenmiş kusursuz bir kaplumbağa figürü görüyorsun. Hani içgüdüsel olarak ne düşünürsün? Dersin ki harika, hedefi buldum, hemen bu taşın altını falan veya işte kaplumbağanın baktığı o yönü kazmalıyım. Çok mantıklı bir ilk tepki. Yani herkes öyle düşünür. Değil mi? Ama işte tam o an, o ilk kazmayı vurduğun an, tebrikler, yüzlerce yıl önce senin tam olarak böyle düşünüp o noktaya gelmeni planlayan o dehanın kurduğu şey, seni diri diri gömecek olan mekanizmayı az önce tetikledin. Ve işin en ürkütücü yanı ne biliyor musun burada? Nedir? O kaplumbağayı oraya kazan adam, senin o taşı kazacağını, yani o heyecanı hissedeceğini ve maalesef o hatayı yapacağını yüzyıllar öncesinden biliyordu. Yok artık. Gerçekten öyle. Senin zaafını, senin o anki psikolojini senden çok daha iyi okumuştu adamlar. İnanılmaz gerçekten. İşte bugün senle tam olarak bu karanlık, ölümcül ve hani o muazzam zeka ile örülmüş labirentin içine dalıyoruz. Kesinlikle. Bu derinlemesine incelememizde asıl amacımız define aramanın o filmlerde falan gördüğümüz sararmış haritayı bul, işte çarpı işareti yeri kaz, efsanesini tamamen yıkmak. Ki o haritaların çoğu da Hollywood uydurması zaten, yani işin aslı çok farklı. Aynen öyle. Bak önümüzdeki masada şu an inanılmaz bir yığın var. Arkeolojik saha notları var, dilden dile aktarılan o asırlık defineci folkloru var. Hatta 19. yüzyıldan kalma şifre çözümleme rehberleri falan. Hepsi de çok değerli kaynaklar. Hepsini taradık ve asıl sorunun peşine düştük. Yani o kayalardaki işaretler aslında bize ne söylüyor? Eşkıya gömülerindeki o sistematik yapı, seni bilerek uçuruma sürükleyen şaşırtmacalar, kusursuz çalışan ölümcül tuzaklar ve en önemlisi bütün bunları tasarlayan o karanlık zihinler nasıl çalışıyordu? O zaman hani şu çok temel gerçeği cebimize koyarak başlayalım bu işe. Nedir o? Doğada yürürken gördüğün o işaretler var ya, hani bir kayanın üzerindeki tek bir çizik, hafif bir murç izi ya da böyle devasa bir haç figürü falan. Evet, hep görürüz sağda solda. Bunların hiçbiri, altını çiziyorum, hiçbiri rastgele değildir. Hadi canım, yani öylesine çizilmiş bir şey olamaz mı? Olamaz. Biz aslında kayalara kazınmış, hani dönemin kültürünü, üst düzey mühendisliğini, topografik matematiğini ve en saf haliyle insanın o hayatta kalma içgüdüsünü barındıran çok çok kompleks bir dilden bahsediyoruz burada. Ya bu dili okumadan önce benim kafama takılan çok temel bir şey var aslında. Dinliyorum. Bu işaretleri yapanlar tam olarak kimlerdi? Yani o kayayı oyan adamın o anki psikolojisi neydi? Nasıl bir kafadaydı bu adamlar? Şimdi şöyle, önümüzdeki o tarihi kayıtlara ve saha analizlerine falan baktığımızda bu gömü mantığını temelde 3 ana kategoriye ayırabiliyoruz. İlki bizim acil kaçış gömüleri dediğimiz durum. Şöyle bir senaryo düşün, bir savaş var, bir sürgün ya da köye yapılan ani bir baskın falan. Yani adamın sadece dakikaları var belki de. Kesinlikle. Büyük bir panik halinde elindeki tüm değeri toprağa veriyor adam. Bu yüzden de derinlikleri genellikle çok sığdır bunların. Yani 30 ila 80 santimetreyi geçmez genelde. Kuyu kazacak falan vakti yok tabii adamın o panikle. Aynen öyle. İşaret olarak da aceleyle seçilmiş bol bir yapı kullanır. Ne bileyim, yaşlı bir ağaç olur, kayaya alelacele atılmış basit bir çizik olur, işte böyle şeyler. Tam bir hayatta kalma paniği yani. Orada bir mühendislik falan bekleyemeyiniz, sadece canını kurtarıp bir gün geri dönmeyi umut eden birinin çaresizliği var aslında orada. Evet, tam olarak bu. İkinci kategori ise birikim gömüleri dediğimiz tür. O nasıl oluyor? Ailelerin veya bireylerin nesiller boyu daha böyle planlı, daha sakin bir kafayla sakladığı değerler bunlar. Anladım, daha risksiz ortamlar. Aynen. Ama asıl film, asıl bizim bugün masaya yatırdığımız o deha işi sistemler 3. kategoride başlıyor. Eyvah, geliyoruz asıl konuya. Evet, eşkıya bir kral gömüleri. En anıtsal, hani en karmaşık ve ölüm oranı açık ara en yüksek olanlardır bunlardır. Dur bir saniye, burada araya girmem lazım. Yani eşkıya diyorsun. Eşkıya dediğiniz şey hani dağda yaşayan, kanun kaçağı, kaba saba böyle eğitimsiz adamlar değil mi? Yani eşkıya ve deha kelimelerini aynı cümlede kullanmak
Biraz çelişkili gelmiyor mu kulağa? İşte bu modern insanın geçmişe bakarken düştüğü en büyük kibir çukuru maalesef. Nasıl yani? Yanılıyor muyuz? Hem de çok. Elimizdeki o döneme ait istihbarat raporları, hani o eşkıya teşkilatlanma notları falan bunun tam aksını gösteriyor bize. Yapma ya. Dönemin büyük eşkıya grupları öyle sıradan haydut çeteleri falan değildi. Adeta otonom birer ordu gibiydiler. Ve yanlarında dağda kinleri gezdiriyorlardı biliyor musun? Kimlere? Profesyonel Ermeni ve Rum taş ustalarını İnanılmaz. bitmedi. Dönemin en iyi haritacılarını ve hatta mekanikçilerini, yani bugünün tabiriyle makine ve inşaat mühendislerini yanlarında taşıyorlardı adamlar. Bunu gömerken böyle şuraya bir çukur açalım da atalım falan demiyorlardı. Demiyorlardı tabii. Bayağı koca bir yeraltı sistemi inşa ediyorlardı. Vay canına, yani eşkıya aslında parayı finanse eden, hani işin patronu konumundaki kişi, işi yapanlar ise dönemin en iyi mimarları ve mühendisleri. Aynen öyle. Ve bu uzmanların kurduğu, hani özellikle Ermeni taş ustalarının ve büyük eşkıya gruplarının sıklıkla kullandığı kusursuz bir üçlü sistem var. Üçlü sistem mi? Evet. Hiçbir profesyonel gömü işareti tek başına öyle arazinin ortasında amaçsızca durmaz. Nedir peki bu üçlü sistem? Yani bizim arazide 3 farklı işaret mi bulmamız gerekiyor? Mantık şu. Şimdi bu adamlar bu parayı sonsuza dek toprağın altında kalsın diye gömmüyorlar oraya, değil mi? Tabii geri alacaklar. 10 yıl belki 20 yıl sonra geri geldiklerinde elleriyle koymuş gibi bulmaları lazım olmalı. Ama gel gör ki doğa değişiyor, ağaçlar devriliyor, toprak kayıyor, erozyon oluyor falan. Doğru, doğa sürekli hareket halinde. Bu yüzden şaşmaz bir zincir kuruyorlar. Birinci işaret haberdar edici işarettir. Ne demek o? Genelde devasa, hani yoldan geçen birinin bile rahatlıkla görebileceği kadar bariz bir semboldür bu. Kayaya oyulmuş dev bir haç düşün. Büyük bir kartal figürü düşün, mesela. Evet. Bu sana sadece şunu söyler. Evet, doğru arazidesin dostum. Benim kurduğum sistem tam olarak bu vadinin içinde. Yani ben o büyük işareti gördüğüm an dibini falan kazmıyorum. Asla, asla kazmıyorsun. Hemen ikinci işarete geçmen lazım. İkinci işaret yön ve mesafe işaretidir. Bu daha mı küçük oluyor? Aynen. Birinci işarete göre daha küçüktür, biraz daha ustaca gizlenmiştir doğaya. Sana çok şifreli bir şekilde hangi yöne, kaç adım gitmen gerektiğini söyler. Tamam. Ve en nihayetinde üçüncü işaret gelir. Hedef noktası. İşin en büyüleyici kısmı da burasıdır aslında. Neden? Çünkü o son nokta işareti genellikle o kadar basittir ki, sıradan bir insan onu doğal bir taş, sıradan bir çatlak falan zanneder, yanından geçer gider. Nasıl bir şey mesela bu? Kayadaki ufacık tek bir murç izi, bir parmak ucu kadar bir oyuk düşün. Yani o devasa kartal figürüyle başlayan şatafatlı yolculuk, mikroskobik bir murç iziyle biter. Ya bu anlattığın şey gibi aslında tam olarak doğanın ortasına inşa edilmiş devasa antik bir kaçış odası gibi. Hani şu escape room dedikleri bulmaca çözüp odadan çıkmaya çalıştığın oyunlar var ya. Evet, tam olarak öyle. Ama burada çok büyük, çok karanlık bir fark var. Bu sistem seni o odadan çıkarmak için falan değil, tam tersine seni o hazineden sonsuza dek dışarıda tutmak, adeta senin beynini yakmak için dizayn edilmiş. Kesinlikle çok doğru bir tespit. Peki farz edelim ben arazideyim ve kayanın üzerinde devasa çok net bir V harfi gördüm diyelim ya da böyle bir U harfi falan. Bunlar tam olarak ne anlama geliyor usta dilinde? Şimdi bak, define çözümleme rehberleri bu geometrik şekillerin matematiğini çok net bir şekilde veriyor bize. V harfi her zaman yön ve mesafedir. V'nin o sivri ucunun, yani daralan kısmının gösterdiği yöne bakman gerekir ilk başta. Kolaymış. Ama yetmez. Kolların uzunluğunu da ölçeceksin. Bazen bakarsın bir kol diğerinden 1 santim daha uzundur. İşte o uzun kol sana gizli bir sapma açısı verir. Yani tam düz gitme, hafif sağa kır der. Vay be, detaya bak. U işareti peki? U işareti ise daha farklı çalışır. U, doğası gereği açık bir mağarayı ya da bir tünel girişini, bazen de bir kaya mezarını falan simgeler. Sana der ki, açık ama korunaklı bir alana giriyorsun. Anladım. O zaman O işareti de
Hani yuvarlak olan kapalı bir yeri mi gösteriyor? Harikasın. Tam bir kapalı sistemdir o işareti. Yani bir kuyu olabilir, ağzı sonradan kapatılmış bir harman yeri ya da yeraltı odası olabilir. Adamlar bildiğin geometriyle coğrafyayı falan birleştirmişler arazide. Kesinlikle. Sana bunun sahada yaşanmış en çarpıcı örneklerinden birini vereyim mi? Çok isterim. Az önce senin bahsettiğin o kaplumbağa figürüne geri dönelim. Sağda kayanın üzerine dantel gibi işlenmiş bir kaplumbağa ve onun hemen yanında bir ayak izi figürü bulunuyor. Yan yana bir sistem. Hı hı. Şimdi dışarıdan bakınca "Aa ne güzel oymuşlar" deyip geçersin. Ama uzmanlar detaya indiklerinde ne görüyorlar biliyor musun? Ne görüyorlar? O ayak izinin serçe parmağı, insan anatomisine tamamen aykırı bir şekilde sanki bükülmüş, kırılmış bir bilek gibi kıvrılıp sol tarafı işaret ediyor. Yok artık. Bitmedi, bekle. Kaplumbağanın kabuğundaki o altıgen desenler var ya, Evet. onlardan sadece bir tanesi diğerlerinden çok hafif, milimetrik olarak biraz daha derin kazılmış. Ve o derin kazılan yön, serçe parmağının kıvrıldığı yönle milimetrik olarak aynı açıyı gösteriyor. İnanılmaz. Yani adam oraya ayağı çizerken anatomiyi bilerek bozuyor ki dikkatli bir göz o bozukluğun aslında bir yön oku olduğunu anlasın. Aynen öyle. Ya işaretin kendisi yalan söylemiyor aslında. Sadece sana fısıldıyor. Fısıldıyor, evet. Çok şiirsel bir tabir. Ama her zaman doğruyu fısıldamıyor. Eyvah, şimdi işler karışıyor galiba. Hem de nasıl. İşte tam da burada sistemin var olduğunu bilmenin bile yetmediği o zihin savaşının en acımasız, en hileli evresine geçiyoruz. Şaşırtmacalar ve ters yön mantığı dediğin kısım bu mu? Ta kendisi. Ya benim anlamadığım şey şu. Eğer kural o üçlü sistemse ve biz onların dillerini de çözdüysek, neden herkes hazine bulamıyor? Demek ki birileri ciddi ciddi yalan söylüyor o kayalarda. Hem de ne yalanlar. Definecileri o bölgeden uzaklaştırmak, onların paralarını, zamanlarını, hatta yeri geldiğinde canlarını almak için sahte yönlendirmeler inşa ediyor bu ustalar. Çok acımasızca. Buna kendi içlerinde ters yön mantığı diyoruz. Mesela hani en basit insan mantığı nedir? Kayada ok işareti varsa okun gösterdiği yöne gidersin, değil mi? Tabii ki canım, ok nereyi gösteriyorsa oraya yürürüm, neden aksini yapayım ki? Fakat ustalar senin bu basit psikolojini, bu ilkelliğini çok iyi biliyor. Yapma. Özellikle o karmaşık eşkıya haritalarında ve bazı Ermeni gömü sistemlerinde okun gösterdiği yön bilerek kasten hazırlanmış devasa bir boşluktur ya da doğrudan bir ölüm tuzağıdır. Asıl mal okun tersinde o zaman. Aynen öyle. Asıl gömü okun sırt tarafındadır, tam ters istikamette. Başka bir taktik daha anlatayım. Lütfen. Kayanın merkezine çok güzel, çok belirgin bir ana işaret yaparlar. Ama kayanın ta dibine sadece yere yattığında, hani toprağa süründüğünde görebileceğin kadar küçük, gizli bir murç izi daha kondururlar. O gizli iz, ana işaretin gösterdiğinin tam zıttı olan kuzeyi gösterir mesela. Şimdi sen arazide o terlemiş, yorulmuş defineci olarak o küçük gizli izi bulduğunda ne hissedersin? Şey derim, buldum. Ana işaret o aptal çoğunluk için yapılmış bir blöf. Ama ben şu an gizli şifreyi çözdüm. Ben herkesten zekiyim derim. İşte ustanın tam olarak hissetmeni istediği duygu budur. Senin o kibrini, o egonu kullanır. Olamaz. Sen kendini çok zeki hissedip o gizli izin peşinden fıldır fıldır kuzeye gidersin. Oysa o küçük izde bir sahte yönlendirmedir. Asıl gömü güneydedir. Seni resmen kendi zekanla, kendi kibrinle vurur adam. Bir dakika. Şimdi ana işaret yalan söylüyor. Gizli sandığım şifre de yalan söylüyor. Ya o zaman biz doğruyu nasıl bulacağız arazide? Sadece topografyayı okumak yetmiyor. Belli ki yetmiyor. Karşımızdaki adamın blöfünü görmek, yüzyıllar öncesinden onunla karşılıklı poker oynamak zorundayız o zaman. Harika bir benzetme bu. Poker masasında blöfü nasıl görürsün sen? Oyuncunun küçük bir mimiğinden falan anlarım, elinin titremesinden, gözünden falan. Doğada da bu böyledir işte. Sahte işareti gerçeğinden ayırt etmek zorundasın. Her taşın üzerindeki çatlak define işareti değildir dostum. Nasıl anlayacağız? Saha uzmanları şunu çok net söylüyor. Doğa bir kayayı asimetrik ve düzensiz çatlatır. Ama insan eli, özellikle de bir taş ustasının eli mutlaka bir iz, bir simetri bırakır. Mantıklı. Örneğin arazide bir haçkar arıyorsan,
Haçkar bilir misin? Ermeni kültürüne ait üzeri ince ince böyle dantel gibi işlenmiş anıtsal taş haçlardır bunlar. Evet, duymuştum. Bir ustanın özenle yaptığı haç işaretiyle hani kayanın hava şartlarından kendiliğinden haç şeklinde çatlaması arasında devasa bir işçilik farkı vardır. Kaplumbağa kayaya benzeyebilir. Bu çok doğal bir aşınma olabilir. Ama kaplumbağanın üzerinde bir yönlendirme, bir göz çukuru, hani el değdiği belli olan ve doğanın yapamayacağı bir simetri aramalısın. Ustalık, ustanın imzasında gizlidir. Tamam. Diyelim ki ben blöfü gördüm, kibri yendim, egomu bir kenara bıraktım, o sahte yönlendirmeyi, o yalan söyleyen okları falan hepsini eledim ve gerçek yönü buldum arazide. Hı hı. İş bitti herhalde, cebimden metreyi çıkarıp ölçüyorum ve hedefteyim. Değil mi? Cebimdeki o metreyi usulca yerine koy. Niye? Çünkü modern metrik sistemle, o senin bildiğin santimetrelerle, metrelerle geçmişin kapılarını falan açamazsın. Nasıl yani? Mesafe değil mi? Geçmişin kurallarıyla oynamak, matematiği geçmişin diliyle konuşmak zorundasın da ondan. Eşkıya bu işaretleri kayaya kazırken elinde Koçtaş'tan alınmış şerit metre yoktu ki. Kendi bedenini, kendi döneminin o antik ölçü birimlerini kullanıyordu adam. Ah tabii ya, adamın referans noktası tamamen kendi vücudu. Aynen öyle. Eğer sen o yönlendirmedeki mesafeyi günümüzün metresiyle adımlamaya kalkarsan ne olur biliyor musun? Hazinenin belki 5 metre, belki 20 metre uzağında aylarca boş toprağa kazar durursun, kafayı yersin. Vay canına, eski ölçü birimlerine hakim olmak gerekiyor o zaman. Çok hakim olman lazım. Rehberlerde bunlar çok nettir. Mesela parmak, yaklaşık 2,86 santimetredir bu. Bunu nerede kullanıyorlar peki? O küçücük murç izlerinin arasındaki ince mesafeyi ölçmekte. Sonra arşın var. Ortalama 68 ila 75 santimetre arasındadır ve daha çok duvar boyları, kısa yönlendirmelerde falan kullanılır. Hı. Adım dediğimiz ölçü yine 70-75 santimdir ve arazideki yürüyüş rotaları için şifrelenir genelde. Bir de kulaç var tabii, o da yaklaşık 1,83 metredir. Bu da özellikle tünel uzunlukları ve derin kuyular için. Ya bu durum resmen şuna benziyor. Elinde çok pahalı, şifreli bir çelik kasanın o şifre kağıdı var ama kasa İngiltere'de inç sistemine, yani o emperyal sisteme göre üretilmiş. Evet. Sen inatla oraya santimetre değerlerini girerek o kasayı açmaya çalışıyorsun. Formül doğru olsa bile birim yanlış olduğu için o kasa asla açılmıyor. Muazzam bir örnek bu. Bak, şifreleme o kadar spesifiktir ki. Mesela kaplumbağa figürünü buldun diyelim. Buldum, evet. Şifre şudur: kaplumbağanın o kavuk boyunu baştan kuyruğa kadar ölçersin. Çıkan o antik ölçü değerini hani mesela 3 ile çarparsın. Neden 7 ile çarpıyorum? Belki o eşkıya grubunun kutsal sayısıdır o. Belki de liderlerinin adındaki harf sayısıdır, kim bilir. İnanılmaz bir detaycılık. Çıkan sonuç sana atman gereken net adımı verir arazide. Veya kayada yan yana 3 tane ufak murç izi gördün diyelim. Evet. O sadece 3 delik falan değildir. O 3 arşın, 3 adım ya da duruma göre 3 kulaç demektir. Çiziklerin o gizli matematiğini çözemezsen sistem seni arazide kör eder. Peki geldik o en karanlık, o en tüyler ürpertici noktaya. Her şeyi geçtim usta. Matematiği yanlış hesapladık diyelim. Ya da az önce senin o bahsettiğin sahte murç izine, o kibir olayına yenilip şaşırtmacaya kandık, doğayı falan okuyamadık. Bunun bedeli sadece haftalarca terleyip yorulup elimiz boş eve dönmek değil galiba. Değil tabii ki. İşin içine ölüm giriyor. Maalesef. Çünkü o eşkıya ve kral mezarlarındaki anıtsal gömüleri koruyan mekanizmalar var ya, onlar öyle çukurun üzerine örtülmüş çalı çırpıdan ibaret ilkel düzenekler falan değildir. Ne kadar gelişmiş olabilirler ki yüzlerce yıl önce? Biz burada yüzyıllar boyunca toprağın ve kayanın o nemli altında aktif kalabilen, pusuda bekleyen mühendislik harikası ölümcül tuzaklardan bahsediyoruz. Saha araştırmacıları bu tuzakları incelediğinde inanamıyor, hayretler içinde kalıyorlar. Yani neden hala çalışıyorlar ki bunlar? Sonuçta demir paslanır, ahşap çürür toprağın altında. Çok haklı bir soru, çünkü sistemin o kilit hareketli noktalarında, sürtünen yerlerinde paslanmayan özel metal platinler kullanıyor adamlar. Metal platin mi? O dönemde. Evet, taşın, suyun ve zamanın o yıpratıcı etkisine karşı koyacak mükemmel malzemeleri seçiyorlar. Ve daha da ilginci, bu tuzakların bir güç kaynağı, bir bataryası falan yok tabii ki. Nasıl tetikleniyor o zaman bu sistemler? Yani rüzgarla mı, sismik bir sarsıntıyla falan mı? Tetikleyici batarya bizzat sensin.
Ben miyim? Nasıl yani? Mağaraya giren kurbanın ta kendisidir enerji kaynağı. Dar bir tünelde yürürken yorulduğun için sırtını şöyle bir yasladığın o duvar var ya, Eyvah. ya da yanlışlıkla o hesaplamadığın 3 adım yerine dalgınlıkla 4 adım attığın için bastığın o hafif oynar taş, senin kendi kütlen, senin o fiziksel baskın, o yüzyıllık mekanizmanın frenini boşaltıyor bir anda. Bak bu notlardaki örnekleri okurken bile benim resmen nefesim kesildi. Şu dönen merdivenler meselesi var mesela. Bunu bana bir anlatır mısın? Nasıl bir zihin bunu tasarlar ya? Şöyle düşün, yerin altına doğru, o hayalini kurduğun hazine odasına inen, kusursuz, pürüzsüz, taş bir döner merdiven düşün. Hı hı. Heyecanla iniyorsun merdivenleri, 3. basamak, 5. basamak ama 7. basamağın altına devasa bir boşluk ve bir mil sistemi kurmuş adamlar. Hı hı. Sen o basamağa tam vücut ağırlığını verdiğin an Basamak çöküyor mu? çökmüyor. O devasa taş basamak kendi ekseninde fırıldak gibi aniden dönüyor. İnanılmaz. Kaval kemiğini o anda kırıp paramparça ediyor ve o dönmenin verdiği ivmeyle, acıyla dengeni kaybeden seni o mekanizmanın karanlık boşluğunun ta içine, tuzağın dibine çekiyor, yutuyor resmen. Kabus gibi yemin ediyorum. Üstelik sen düştükten sonra basamak ağırlık merkezi sayesinde geri dönüp kapanıyor. Orada sonsuza dek tek başına kalıyorsun. Tüylerim diken diken oldu şu an. Bir de şey mevzusu vardı. Okurken midem bulandı. Zehirli oklar. Oklardaki o şeytanca detay neydi? Evet, zehirli oklar. Şimdi tünelde yanlış bir noktaya bastığında duvardaki gizli bir yay mekanizması boşalır, üzerine bir sürü ok fırlar. Ama işin asıl şeytani tarafı o yay mühendisliğinde değil, kimyadadır. Nasıl yani? Yüzyıl toprak altında, mağarada kalan bir zehir normalde kurur, etkisini yitirir değil mi? Doğal olarak hava alıyor, nem alıyor, oksitleniyor sonuçta. İşte o zehir oksitlenmesin diye okların ucundaki zehirin üzerine çok kalın bir tabaka domuz yağı sürüyorlar. Domuz yağı mı? Neden domuz yağı? Çünkü domuz yağı yapısı gereği zehrin havayla ve nemle temasını tamamen kesiyor. Adeta bir kapsül gibi zehri hapsediyor içine ve yüzlerce yıl kurumadan ilk günkü o taze ölümcüllüğüyle kalmasını sağlıyor tünelde. İnanılmaz bir kimya bilgisi bu. O ok sana doğrudan saplanmasa bile karanlıktan yanından sıyırıp geçerken kolunu hafifçe çizmesi o domuz yağının kana karışması için fazlasıyla yeterli. Saniyeler içinde sinir sistemin tamamen çöküyor. Vay be. Bir de şu meşhur su tuzakları var. Sanırım kaynaklardaki en büyük, en devasa mühendislik projeleri onlar. Değil mi? Kesinlikle. Su tuzakları gerçekten kendi döneminin çok çok ötesinde tasarımlar. Şöyle düşün, hazine odası yerin altında kazılıyor, hazırlanıyor. Sonra bu adamlar kilometrelerce ötedeki bir yeraltı gölünden veya yüksek bir dağ pınarından pişmiş toprak borularla, yani bizim künk dediğimiz o sistemle yerin altından o odaya kadar su çekiyorlar. Kilometrelerce öteden boru mu döşüyorlar? Evet. Kökünü oraya öyle bir entegre ediyorlar ki, eğer sen şifreyi tam çözemezsen ve duvarda kapı zannedip yanlış taşı sökersen, senin o vurduğun kazma, o künk sisteminin ana damarını kırıyor. Ve su odaya doluyor. Ama ne dolmak? Tonlarca su, devasa bir hidrolik basınçla ve senin kaçmanın fiziksel olarak imkansız olduğu korkunç bir hızla o küçük odaya dolmaya başlıyor. Şansın sıfır. Tam bir mezar yani. Aynı mantıkta çalışan gaz tuzakları da var mesela. Hiç hava almayan, yüzyıllarca kapalı kalan o derin mağaralarda biriken görünmez bir ölüm var. Hidrojen peroksit gazı. O ağır taş kapıyı bulup sevinçle açtığın an, o sıkışmış havayı ilk defa ciğerine çektiğin an ciğerlerin anında yanıp kavruluyor. Şunun bir ağırlığını hissetmeni istiyorum. Bir düşünsene, yüzlerce yıl önce hiç tanımadığın, yüzünü bile görmediğin bir usta karanlık bir yeraltı tünelinde o mekanizmayı kuruyor. Son taşı yerine koyuyor, terini siliyor ve oradan çekip gidiyor. Evet, bir daha dönmemek üzere belki de. Ve o mekanizma yerin 7 katı altında, zifiri karanlıkta senelerce, 10 yıllarca, 100 yıllarca hiç ama hiç kıpırdamadan, kusursuzca bekliyor. Ve sadece senin hani bugün 2026 yılında atacağın o yanlış adımı, o tek bir taşı ezişini hissetmek için sabrediyor orada. Gerçekten bunu düşünmek tüylerimi diken diken yapıyor. Çok haklısın. Peki ya bu adamlar sadece statist miydi usta? Yani hiç mi
Dur kardeşim buraya girme bak ölürsün diyen merhametli bir işaret falan bırakmadılar bu kayalara. Hayır, sadist değillerdi. Onlar sadece mallarını koruyan aşırı korumacı yöneticilerdi aslında. Ve kurdukları bu sistemin kendi içinde çok adil bir etiği vardır. Etik mi? Nasıl bir etik? Uyarı işaretleri koymuşlardır her zaman. Eğer sen o dili okumayı biliyorsan, o işaret sana açık açık, girme, burada ölürsün der. Ne bir işaretler bunlar? Önümüzdeki bu rehberler, bu ölümcül tuzakların habercisi olan işaretleri tek tek listelemiş aslında. Mesela arazide bir kayada, iç içe geçmiş 2 veya 3 adet çok net halka görürsen, Evet. bu kesin bir kapalı alanı ifade eder ama aynı zamanda çok kesin ve devasa bir tuzağa haykırır sana. Halka tuzağı gösteriyor. Başka? Diyelim ki bir kalp işareti buldun. Kalp her zaman define demektir. Çok sevinirsin. Ama o kalbin tam ortasından geçen derin bir çizgi, hani kalbi ikiye bölen bir çatlak veya özellikle içine oyulmuş bir yıldırım veya şimşek sembolü varsa, orada arkana bakmadan duracaksın. Ya yıldırım sembolü bana doğrudan hani gökten inen ani bir ölümü çağrıştırıyor zaten. Kesinlikle öyle. Çok büyük bir tuzak, genelde bir göçük, hani o an üstüne düşecek tonlarca ağırlıkta bir tavan veya su tuzağı olduğu anlamına gelir bu. Anladım. Ya da altoguçlu yıldız, Musevi sembolünden tamamen bağımsız olarak eşkıya dilinde 6 uçlu yıldız, büyük tuzakların ve devasa tehlikelerin kesin habercisidir. Akrep figürünü zaten biliyorsundur, evrensel olarak zehri simgeler. Tabii akrep zehir demek. Akrebin olduğu odaya veya tünele çıplak elle, eldivensiz asla ama asla dokunulmaz. Ya bütün bu anlattıklarını o hidrolik su tuzaklarını, zehirleri, dönen merdivenleri, şu ağırlık mekanizmalarını falan dinleyince, Evet, şu bizim halk arasında hani kulaktan kulağa yayılan herkesin bildiği o meşhur tılsım muhabbetinin de sırrı çözülüyor aslında benim kafamda şu an. çok güzel bir noktaya değindin kesinlikle. Hep duyarız ya kahvehanelerde falan, defineciler köye döner ve derler ki, abi gittik, kazdık, altınlar tam karşımızdaydı, küpü gördük, bir anda rüzgar esti, işte cinler geldi, altınlar gözümüzün önünde kömür oldu falan. Ya da derler ki tılsım vardı abi, hazine yer değiştirdi. Evet, hep anlatılır bu hikayeler. Saha araştırmacılarının ve o rasyonel uzmanların kaynaklarda en çok altını çizdiği yer tam da burasıdır zaten. Neymiş işin aslı? O tılsım denilen şey, cinlerin veya ruhani varlıkların falan küp dolusu altını böyle kanatlarının altına alıp koruması falan değildir. Nedir? Tılsım aslında o antik mühendisliğin günümüzün bilgisiz cahil insanını kandırma sanatıdır. Bu tamamen muazzam bir mekanik illüzyondur. Başka hiçbir şey değil. Mekanik illüzyon derken neyi kastediyorsun? Nasıl yapıyorlar bunu? Şöyle düşün, defineci günlerce kazar bir şey bulamaz. Tılsım var, mal yer değiştirdi der kendi kendine. Halbuki adam bizim az önce o uzun uzun konuştuğumuz sahte yönlendirme işaretine kalmıştır sadece. Hedef baştan beri orası değil zaten. Aynen öyle. Hedef orası değildi ki. O adam ustanın ona kazmasını söylediği boş toprağa kazıyordur o kadar. Ya da daha zekice olanı var. O nasıl oluyor? Adam odaya girmeyi başarır, altın sandığını görür karşısında, gözleri parlar, sandığı çekmeye çalışır ama o sandığın durduğu yer devasa bir terazi. Çok hassas bir ağırlık merkezi mekanizmasıdır aslında. Sandığı yerinden milim oynattığı an o ağırlık dengesi bozulur, altındaki kumlar boşalır, zemin kayar ve o hazine adamın gözünün önünde kapakların açılmasıyla daha da derinlerdeki ulaşılması imkansız başka bir tünel odasına yuvarlanıp kaybolur gider. Gözünün önünde kayıp gidiyor. Definici de bunu rasyonel olarak fizikle açıklayamadığı için köye gidince ne der? Abi ruhani bir olay oldu, gözümün önünde yer yarıldı, altınlar içine girdi der. Hayır, ruhani falan bir olay olmadı orada. Sadece senin okuyamadığın o fizik ve yer çekimi, asırlar önce ustanın programladığı gibi tıkır tıkır işledi o kadar. Muazzam bir kibir kırıcı aslında bu farkındalık. Yani o dağlarda, vadilerde, ormanlarda dolaşırken aslında biz sadece bitkileri, taşları, toprağı falan görmüyoruz. O taşların, o küçük murç izlerinin arkasında zekasıyla asırları aşan, bizimle bugün bile dalga geçebilen bir deha yatıyor.
Kesinlikle. Muazzam bir mühendislik, çok ince bir matematik ve çok derin bir hayatta kalma psikolojisi yatıyor orada. İşin özeti tam olarak budur. Toparlamak gerekirse, define işaretlerinin öyle haritada altın gösteren basit birer yön levhası, birer çizik olmadığını çok net gördük bugün. Hı hı. Bu işaretler bildiğin geometri, topografya, mekanik mühendislik ve zihin kontrolüyle örülmüş antik ve çok ölümcül bir dil aslında. Çok doğru. Artık doğada yürürken bir kayaya, hani oradaki o hafif bir murç izine ya da böyle asimetrik bir kaplumbağa oymasına baktığında orada yüzyıllık çok sessiz ama çok keskin bir zeka göreceğinden eminim. Ve şunun da altını çizeyim, o zekayı küçümseyenin sonu ya aylarca boş toprak kazıp aklını yitirmek olur ya da kaval kemiğini anında kıran o soğuk taş merdivenle tanışmak olur. Acı ama gerçek. Bu sisteme saygı duymak zorundasın ve o dili onların ölçü birimleriyle, inçleriyle, arşınlarıyla, o dönemin düşünce yapısıyla okumak zorundasın. Başka hiçbir çıkış yolun yok arazide. Evet, hep gömücünün dehasından, kurduğu ölümcül hidrolik tuzaklardan, zehirlerinden ve hani bizim bugün o şifreleri çözme çabamızdan falan bahsettik bugün. İşin teknik kısmını çok detaylı konuştuk, evet. İşin teknik, matematiksel ve stratejik kısmını cidden didik didik ettik. Peki, ya işin o hiç konuşulmayan karanlık, insani tarafı? Nasıl yani? Gömücünün omuzlarındaki o ezici psikolojik yükten bahsediyorum. Bir düşünsene, ömrünüz boyunca yerini bu dünyada sadece ve sadece sizin bildiğiniz bir şeyin sırrını taşıyorsunuz. Hı hı. Ucu domuz yağı sürülmüş zehirli oklarla, tonlarca sularla tuzaklanmış devasa bir hazinenin, bir servetin sırrını o zihninizde taşıdığınızı hayal edin. Geceleri uyurken o dağda kurduğunuz mekanizmanın bir yerlerde hala kurulu, sessizce kurbanını beklediğini bilmek, Çok ağır bir yük gerçekten. tek bir hatanızda ölmeden önce o sırrı eğer doğru kişiye aktaramazsanız, ya hayatınızın mirası sonsuza dek o toprağa karışıp çürüyecek, ya da o haritayı yanlış okuyan masum bir çoban, böyle masum bir gezgin için çok karanlık bir mezara dönüşecek orası. Sizce sonunda hazineye sahip olan kişi mi o hazineyi koruyor, yoksa o hazinenin kanlı sırrı mı o kişinin ruhunu esir alıp onu ömür boyu bir gardiyana dönüştürüyor? Bunu bir düşünün. Vay be. Üzerine çok çok uzun düşünülecek, hani kendi içinde devasa bir paradoks barındıran müthiş felsefi bir nokta bu. Bu derinlemesine incelememizde bize katılıp yüzyıllar önce yaşamış bu gizemli ve çok tehlikeli zihinlerin labirentinde bizimle birlikte yürüdüğün için teşekkürler. O sararmış haritayı ve küreyi şimdilik bir kenara bırakabilirsin bence. Aynen öyle. Çünkü asıl hazine yeri kazmadan önce o işaretleri okuyabilen zihnin ta kendisinde saklı. Bilirsin bugünlerde birikimlerimizi falan güvence altına almak istediğimizde her şey çok net. Hatta yani biraz da sıkıcı diyebiliriz. Aynen. Dijitalleşmenin getirdiği bir rahatlık var sonuçta. Evet, bankaya gidersin, işte paranı kasaya koyarsın ya da dijital cüzdanının şifresini girersin. Ekranda o rakamları gördüğün an tamam dersin, param orada. Kesinlikle her şey kayıt altında ölçülebilir. Yani bulut sunucularında güvende hissediyoruz kendimizi. Bir sorun çıkarsa da müşteri hizmetlerini ararsın, biter. Ama bugün seninle o güvendiğimiz bankaların, çelik kasaların, yüz tanıma sistemlerinin falan hiç olmadığı o eski, tekinsiz ve karanlık zamanlara gidiyoruz. Vay canına. Gerçekten karanlık zamanlar. İnsanların en değerli varlıklarını doğaya emanet ettiği dönemler. Umuduyla toprağa, sarp kayalara gizledikleri o gizemli döneme iniyoruz. Ve bugün masamızda devasa bir kaynak yığını var. Evet, güncel arkeolojik makaleler var, sahadan toplanmış çok detaylı harita analizleri var önümüzde. Ve özellikle de şey var, bu Define ve Arkeoloji YouTube kanalının notları var. Hani o karmaşık işaretleri herkesin anlayacağı dilde adeta bir dedektiflik hikayesi gibi anlatan harika eğitim videoları var ya, işte onların detayları masamızda. Bak, bu kaynakların çeşitliliği aslında konunun ne kadar çok katmanlı olduğunu gösteriyor bize. Yani sadece tarih veya sadece matematik değil bu. Psikoloji, jeoloji ve mühendisliğin inanılmaz bir karışımı var ortada. Kesinlikle.
Ve bu derinlemesine incelememizde asıl görevimiz şu, senle arazide yürürken sıradan bir kaya sandığımız, belki yanından geçerken üzerine bastığımız o taşın üzerindeki tuhaf çizginin aslında ne anlama geldiğini deşifre etmek. O dönemin insanı gibi düşünmeyi öğrenmek zorundayız yani. Tamam. Hadi bunu biraz açalım o zaman. O dönemin insanının kafasının içine nasıl gireceğiz? Yani bana sorarsan ben bir şey saklamak istiyorsam onu olabildiğince derine gömerim ve üzerini tamamen kapatırım. Doğal bir içgüdü bu. Değil mi? Neden o bölgeye koca bir boğa figürü ya da yılan resmi çizip "Hey, altınlar burada" diye bağıracak bir iz bırakayım ki? Çok saçma değil mi bu? Bak, işte tam bu noktada antik dönemin en büyük psikolojik paradoksuyla karşılaşıyoruz. Senin bahsettiğin o mantık bir şeyi tamamen yok etmek istiyorsan geçerlidir. Anladım. Ama bu insanların amacı yok etmek değil ki. Bir gün belki 20 yıl sonra, belki de kendilerinden sonraki kuşaklar geldiğinde o varlığı yeniden bulabilmek istiyorlar. Yani aslında kendilerine bir harita bırakıyorlar. Aynen öyle. Hem en değerli şeyini kimsenin bulamayacağı kadar iyi saklamak zorundasın, hem de yıllar sonra geri döndüğünde depremlerle, sellerle değişen o doğanın içinde kendi ellerinle koymuş gibi bulabilmek için bir yol haritası bırakmak zorundasın. Gizleme ve yol gösterme ikilemi diyebilir miyiz buna? Tam olarak o. Define ve Arkeoloji kanalının analizlerinde de sürekli altını çizdiği bir kural var mesela. Derler ki, hiçbir işaret doğanın ortasında tek başına anlamsızca durmaz. Şey gibi, yani o büyük bir sistemin parçası sadece. Evet, çok daha büyük, görünmez bir mühendislik sisteminin sadece başlangıç noktasıdır o işaret. Öyleyse arazide yürürken kayanın üzerinde çok net bir yılan veya balık figürü gördüğümde ilk içgüdüm olan "O, tamam, buldum, hemen şu yılanın kafasının baktığı yeri kazıyım" düşüncesi aslında tam da beni düşürmek istedikleri tuzak. Değil mi? Kesinlikle tuzak. Yani o küreyi hemen elinden bırakman gerekiyor o an. Direkt kazmıyoruz yani. Ne yapmam gerekiyor peki? Hemen yeri eşelemeye başlamak o şifreyi kuran antik zekaya yapılabilecek en büyük hakarettir aslında. O işareti gördüğünde zihnini bir tarayıcı gibi çalıştıracaksın. Çevreni okumaya başlayacaksın. Nasıl yani, neye bakacağım çevrede? Kendine şu soruları soracaksın. O dönemde o coğrafyada kimler yaşıyordu? Bu işaret hangi dönemin el aletleriyle, hangi teknikle taşa işlendi? Ama hepsinden önemlisi, bu arazinin 1000 yıl önceki topografyası nasıldı? Bir dakikaya, 1000 yıl önceki topografya mı? Ormanlar büyür, dereler kurur falan. Ben bugünün gözüyle 1000 yıl öncesini nasıl görebilirim ki? Doğanın kendi hafızasını okuyarak görebilirsin. Bak, Define ve Arkeoloji kanalının sıkça değindiği harika bir yöntem var, doğaya adeta bir röntgen cihazı gibi kullanmak. Doğayı röntgen cihazı gibi kullanmak mı? Çok iddialı. Gerçekten öyle. Mesela hava şartları sana toprağın altındaki o görünmeyen ipuçlarını verir. Şöyle düşün, kışın ortasındasın, her yer karla kaplı. Ama arazide öyle bir nokta var ki oradaki karlar çevresine göre çok daha erken eriyor. Neden sence? Toprağın altında ısı yayan bir şey mi var ya da altı boş olduğu için mi sıcaklık farklı davranıyor orada? Tam isabet. Toprağın altında kapalı bir boşluk, mesela taşla örülmüş bir oda veya bir tünel varsa o boşluktaki hava toprağın yüzeyine farklı bir termal ısı yayar. Vay canına, bu yüzden kar orada tutunamıyor yani. Aynen öyle. Ve aynı mantık yazın da geçerli. Ağustos sıcağında her yer kavrulmuş, otlar sararmışken ufak bir çukurluk alanda otların hala yemyeşil ve gür kaldığını görürsün mesela. Su tuttuğu için mi? Evet, bu doğanın sana, bak burada toprağın altında su tutan yapay bir yapı var, belki de taşla doldurulmuş kör bir kuyu var deme şeklidir aslında. İnanılmaz gerçekten. Güneş ışığı bile bir araçtır onlar için. Antik harita mühendisleri, güneşin doğduğu veya tam tepede olduğu anlarda sivri bir kayanın gölgesinin düştüğü o son noktayı hedef olarak belirlerlerdi. Yani sen sadece taşı değil, güneşi, rüzgarı ve karı da okumak zorundasın. Resmen doğanın fiziğini kendi şifreleme sistemleri için hacklemişler adamlar. Ama bu bana şunu düşündürttü. Ben bugün ormana gitsem, elime bir şerit metre alsam ve işte yılan 10 santim, demek ki 10 metre ileri gideceğim falan desem, büyük ihtimalle hiçbir şey bulamam. Bulamazsın. Çünkü ölçü birimleri tamamen farklı. Değil mi?
Yani metrik sistemle o eski işaretleri çözmeye çalışmak, sanki sana özel dikilecek bir takım elbiseyi sadece kilometre ölçen bir otoyol tabelasıyla ölçmeye çalışmak gibi bir şey. Tamamen yanlış bir ölçek yani. Kesinlikle harika bir benzetme bu. O dönemin insanı metreyi, santimetreyi falan bilmiyordu ki. Onlar dünyayı kendi bedenleriyle ölçüyorlardı. Bedenleriyle mi? Evet, insan bedeni en güvenilir ve her zaman yanlarında olan cetveldi sonuçta. Kaynaklarımızda antik ölçü birimlerinin bu sistemde nasıl işlediğine dair çok net veriler var. Mesela parmak ölçüsü. Bildiğimiz parmak. Aynen. Yaklaşık 2,86 santimetreye denk gelir. Kayadaki küçük bir oymanın derinliğini ölçersin, bakarsın 2 parmak derinliğinde. Bu sana bir sonraki hedefin kaç adım uzakta olduğunu söyleyebilir mesela. Anladım. Başka ne var? Veya arşın var. Bir insanın dirseğinden orta parmağının ucuna kadar olan mesafedir bu. Ortalama 68 ile 75 santimetre arası değişir. Duvar boylarını veya kısa mesafeleri böyle hesaplar vardı. Peki ya daha uzak mesafeler? Veya derinlikler falan? Mesela adam kuyunun dibine indiğini nasıl anlatacak kayaya çizerek? Orada da devreye kulaç giriyor işte. Kollarını açtığında olan mesafe. Evet, 2 kolunu yana açtığındaki mesafe, yani yaklaşık 1,83 metre. Bir kuyunun derinliğini veya tünelin uzunluğunu kulaçla şifrelerlerdi. Hedefler arası o yürüyüş mesafesini ise genelde 70-75 santimetrelik adım ile belirlerlerdi. Ama işin zorluğu şurada o zaman. İşareti yapan kişi belki 1,90 boyunda iri yarı bir usta, belki de çok daha kısa boylu biriydi. Çok doğru bir nokta. O yüzden o kayadaki bir parmaklık izin, arazide o ustanın bedeniyle atılmış bir adama denk geldiğini hesaplamak zorundasın. Kendi boyuna göre değil yani. Gerçekten baş döndürücü bir matematik. Bütün bu anlattıkların aslında benim okuduğum kaynaklarda en çok altı çizilen o her şeyi birbirine bağlayan temel mimariyi aklıma getirdim. Yani şu ünlü üçlü sistemi. Evet, üçlü sistem bu işin kalbidir. Özellikle de Ermeni gömülerinde çok belirginmiş sanırım bu yapı. Bana şu üçlü sistemin anatomisini, mekaniğini biraz anlatır mısın? Nasıl işliyor bu protokol? Şöyle söyleyeyim, üçlü sistem antik bankacılığın ve güvenlik protokolünün şaheseridir. Gömüyü yapan usta sistemi 3 aşamalı bir mantık dizgisi üzerine kurar. Birinci aşama habercilik aşamasıdır. Habercilik derken? Yani arazide yürürken hemen gözüne çarpan, oldukça belirgin ve genellikle böyle gösterişli olan ilk işarettir bu. Diyelim ki sarp bir kayalığa oyulmuş kocaman bir kartal figürü düşün veya devasa bir boğa kafası. Çok dikkat çekici şeyler yani. Aynen. Bu işaret sana der ki dur, doğru yerdesin. Burada bir gömü var ve statüsü budur. Tamam, diyelim arazideyim ve kartalı gördüm. Çok da heyecanlıyım tabii. İkinci aşamaya nasıl geçiyorum oradan? Kartalın kendisine değil detaylarına bakarak geçiyorsun. İkinci aşama yön ve mesafe aşamasıdır. Şifrenin kalbi aslında burasıdır. Nasıl bir detay mesela? Usta o devasa kartalın içine küçük bir anomali gizler. Mesela kartalın sol kanadındaki tüylerden biri diğerlerinden farklı bir açıyla çizilmiştir. Veya boğanın sağ boynuzunda doğal olmayan ufak bir kırık vardır. O kırık aslında bilerek yapılmış. Aynen öyle. O kırık veya tüy sana arazide dönüp bakman gereken yönü verir. O yöne doğru ilerlediğinde ikinci işareti bulursun. Bu da genellikle bir V harfi, bir su kanalı veya bir ayak izi gibi seni asıl yere yönlendirici bir semboldür. İyi de burada benim kafama takılan devasa bir mantık hatası var. Nedir o? Eğer ben birinci işareti, yani o koca kartalı bulduysam, sonra da kanadındaki tüye falan bakıp ikinci işaret olan o V harfini bulduysam, defineyi onca zahmette saklayan o adam asıl hedefin, yani altının olduğu o son noktanın benim gibi sıradan biri tarafından bu kadar kolay adım adım takip edilip şık diye bulunmasından korkmaz mı? Korkar tabii. O zaman neden iz bıraksın ki? Hele doğa olayları, yağmur çamur falan o son noktayı yok etmez mi zaten? Bak işte tam da Define ve Arkeoloji kanalının sahada insanları en çok uyardığı yere, o muazzam psikolojik savaşın merkezine geldik şu an. Psikolojik savaş mı? Evet, bahsettiğin o korku var ya, ustaların tam olarak kendi avantajlarını kullandıkları şeydi o. İnsan doğası açgözlüdür ve acelesi vardır. Sistemi kuran kişi, define arayanların işte bu psikolojisiyle oynar. Nasıl oynuyor? Sırf dikkat dağıtmak için o devasa gösterişli kartalı yapar.
Acemiler ve ne aradığını bilmeyenler hemen atlar. Tamam, hazine bu koca heykelin altındadır diyerek günlerce o kartalın dimini kazar. Tonlarca kayayı parçalar ve günün sonunda elleri boş dönerler. O devasa semboller birer paratoner yani. İlgiyi üzerine çekiyor. Aynen öyle. Oysa üçüncü işaret, yani asıl hedefin olduğu o son nokta, işte o zekanın zirvesidir. Göze hiç hoş gelmeyen, sıradan bir kaya parçasının üzerindeki tek bir murç izidir o. Bir saniye, şu murç izi terimini kaynaklarda çok sık görüyorum. Tam olarak nedir bu murç? Neden bu kadar hayati bir önemi var? Murç dediğimiz şey, o dönem taş ustalarının kullandığı, ucunda sivri bir elmas veya sertleştirilmiş çelik bulunan demir bir keskidir aslında. Taşı yontmak, delmek veya üzerine ufak işaretler bırakmak için kullanılır. Bildiğimiz keski yani. Evet, usta o koca kartaldan metrelerce uzağa gider, arazide tamamen sıradan duran, kimsenin dönüp de bakmayacağı pürüzsüz bir kayanın üzerine bu çelik keskiyle parmak ucu kadar küçücük bir oyuk, minicik bir nokta açar. İşte buna murç izi diyoruz. Son nokta o zaman bu. Kesinlikle. Hedef o devasa heykelin değil, o sıradan kayadaki o minicik noktanın altındadır. Peki ama benim itiraz ettiğim kısım da şu. O küçücük oyuk 1000 yıllık yağmura, fırtınaya, o karın donup buzu çatlatmasına nasıl dayanıyor? Ben bugün oraya gitsem doğal bir aşınmadan nasıl ayırt edeceğim ki ben onu? Çok çok iyi bir soru bu. Çünkü sıradan bir oyuk dayanamaz zaten, yok olur gider. Nasıl dayanmış o zaman? Çünkü o ustalar jeolojiyi inanılmaz iyi biliyordu. Murç izini suyu üzerinde tutacak yatay bir yüzeye vurmazlar, yağmurun akıp gideceği, su tutmayan, dikey veya hafif eğimli, doğanın en sert bazalt veya granit kayalarına vururlardı bu izi. Su dolmasın diye mi? Aynen. İçine su dolup donarak taşı çatlatmasın diye açıyı çok özel ayarlarlardı. Sen bugün o kayaya baktığında doğal bir gözenek sanırsın belki. Ama parmağını o deliğin içine soktuğunda doğanın asla yapamayacağı o kusursuz konik yapıyı, ustanın çelik keskisinin bıraktığı o pürüzsüz dip noktasını fiziksel olarak hissedersin. Vay canına. Resmen zamanın kendisine karşı bir mühendislik savaşı vermiş adamlar. Gerçekten de öyle. Peki kaynaklarda medeniyetler arası farklardan çok bahsediliyor. Yani eğer yerli krallar veya eşkıyalar bu kadar derin ve karmaşık taş işçiliğine vakit bulabiliyorsa, Ermeni gömü pratikleri neden bu kadar farklı? Onlar neden dağa tepe dolaşıp derin mağaralar kazmak yerine daha çok evlerin içine falan odaklanmışlar? Bunun mekanizması tamamen dönemin o sosyolojik ve tarihsel gerçekliklerine dayanıyor aslında. Düşün, bir kral mezarı yapılırken ustanın aylarca, belki yıllarca vakti vardır. Tabii koskoca kral sonuçta. Ama Ermeni gömülerinin karakteristiği ani gelişen olaylarla şekillenmiştir. Savaşlar, isyanlar, eşkıya baskınları veya tehcir dönemi gibi çok büyük kriz anlarında insanlar evlerini hızla terk etmek zorundaydı. Yani dağlara çıkıp metrelerce derinlikte tuzaklı tüneller kazacak vakitleri yoktu adamların. Yoktu tabii ki. Tonlarca kayayı taşıyacak zamanları yoktu. Panik anında en güvenli yer neresidir senin için? Kendi evimin içi herhalde. İşte bu yüzden altınlarını ve değerli eşyalarını çok derine değil, hızlıca kazıp kapatabilecekleri sığlıklara gömdüler. Genelde maksimum 30 santimetre falan derinliğe. Mantıklı ama evin içinde nereyi seçeceksin peki? Sonuçta 20 yıl sonra geri döndüğünde evin çatısı çökmüş olabilir, başkaları yerleşmiş olabilir. En kalıcı yeri bulman lazım. Neresi orası? Favori saklama yerleri evin tam kalbi olan ocaklıklardır. Yani o taş şömineler. Neden ocaklık özellikle? Çünkü sürekli ateş yandığı için toprağı her zaman kurudur. Külle kaplıdır, kazıldığını asla belli etmez. Ve en önemlisi, evin duvarları yıkılsa, çatı çökse bile o ağır taş ocaklık her zaman yerinde kalır. Çok mantıklı. Başka nereyi kullanıyorlardı? Bunun dışında o kalın duvar, içlerindeki örme taşların arkası veya ahşap merdivenlerin altındaki boşluklar çok kullanılırdı. Evden dışarı çıktıklarındaysa doğanın o en kalıcı unsurlarını, mesela bahçedeki yaşlı tarihi ağaçların köklerini seçtiler. Ağaç kökü mü? İyi de bir fidan dikip altına altın gömersen o ağaç büyüdükçe kökleri altını parçalamaz mı? Ya da biri gelip o ağacı keserse ne olacak? Tüm koordinat gider. Bak, işte işin dehası da tam burada gizli. Ağaçlar altını veya o çömleği parçalamaz, tam tersine
Kökler zamanla o çömleğin etrafını bir ağ gibi sarar ve onu toprağın sımsıkı bir koruması altına alır. Koruyucu bir kalkan oluyor yani. Aynen. Üstelik o ağaç 100 yıl sonra kesilse bile, fırtınada devrilse bile toprağın altında kalan devasa kök sistemi veya ağacın güdüğü oranın bir zamanlar eski bir ağaç olduğunu sana harika bir koordinat olarak göstermeye devam eder. Vay be. Aynı şekilde bahçedeki taşla örülmüş su kuyuları da böyledir. Bir kuyunun içine dışarıdan bakıldığında sen sadece su görürsün. Ama kuyunun ağzından 1 metre kadar aşağı indiğinde o taşların arasına ustalıkla gizlenmiş suyu bile değmeyen gizli bir raf bölmesi vardır genelde. Gerçekten kusursuz bir kamuflaj bu. Peki evlerin içinde veya o ağaçların etrafında hangi sembolleri arayacağız? Kaynaklarda Ermeni sembolleri olarak işte papatya, çiçek ya da ibrik gibi oldukça naif figürlerden bahsediliyor. Evet, çok yaygındır bunlar. Açıkçası altın saklayan birinin kapıya çiçek çizmesi bana bir define haritası için fazla masum geliyor. Bir eşkıyanın kılıç çizmesini falan anlarım da papatya ne alaka ya? O masum görünmeleri var ya, az önce konuştuğumuz o gizleme stratejisinin, o illüzyonun en temel parçası işte. Dışarıdan bakan bir asker veya sıradan bir köylü o duvarda sadece güzel bir süsleme görür. Çiçek der geçer. Ama aslında öyle değil. Kesinlikle değil. O papatya aslında gizlenmiş 4 yapraklı bir Hristiyan haçıdır. Hatta bazı papatyalarda 5. bir yaprak bulunur, bu da Hristiyanlıktaki o günah çıkarma inancını simgeler. Hadi ya. Şifre neresinde peki bunun? Asıl şifre o yaprakların geometrisinde yatar. Eğer usta bir yaprağı bilerek eksik çizmişse veya bir yaprağın ucu diğerlerinden sadece birkaç milimetre daha uzunsa o asimetri sana arazide gitmen gereken yönü verir. İnanılmaz bir detay. Peki ibrik sembolü? İbrik sembolü da aynı optik illüzyona sahiptir. Evin duvarındaki ibrik genellikle suyu, temizliği veya bir gözyaşını, dolayısıyla aslında bir mezarı temsil eder. İbriğin emziğinin uzunluğu veya suyun döküldüğü yön hedeftir. Tabii Define ve Arkeoloji kanalının eğitim videolarında özellikle bu ok işaretleri konusunda çok ciddi bir uyarısı var. Nedir o uyarı? Şaşırtmacalara, yani ters köşe yapılmaya karşı uyanık olmak. Şaşırtmaca derken. Zaten adam papatyayı haç diye gizlemiş. Bir de okun yönünü mü yalan söylüyorlar? Aynen öyle yapıyorlar. İnsan psikolojisi basittir sonuçta. Sen bir ok gördüğünde istemsizce okun sivri ucunun gösterdiği yöne bakarsın ve o tarafa yürürsün. Bu reflekstir. Tabii ok nereye gösteriyorsa oraya giderim. Ama ustalar bu istemsiz refleksi bildikleri için bazen ok işaretlerini bilerek asıl hedefin tam tersi yönüne oyarlar. Ya da okun arkasındaki tüylerin sayısıyla oynarlar. O tüylerin sayısı yönü değil, atman gereken adımı veya aslında dönüp geriye bakman gerektiğini falan anlatır. Oha, resmen seni kandırıyor. Kesinlikle seni tam zıt yöne, tamamen boş bir kayalığa çekmek veya daha kötüsü dikkatini dağıtıp bir tuzağa çekmek için tasarlanmıştır bu. Tam bir akıl oyunu ya. Ermeni gömüleri daha sivil, işte ev içlerinde ve şaşırtmacalı dedik. Peki o dağ başlarındaki sarp kayalıklardaki diğer genel yerli işaretlere bakalım. Kralların veya eşkıyaların işaretlerini bu ev tipi gömülerden ayıran o vahşi mekanizma ne peki? Onlar nasıl bir dil kullanıyor? O medeniyetlerin veya o eşkıya gruplarının işaretleri evlerin içinde falan değil. Doğanın en zorlu, en sarp bölgelerindedir. Ve burada naif çiçekler yerine gücün ve statünün o evrensel sembollerini kullanırlar. Neler mesela? Mesela gücü ve bereketi simgeleyen tonlarca ağırlığındaki devasa bir boğa figürü düşünün. Bu genelde bir kralın mezarını korur. Eşkıyalar ise kimliklerini yansıtan kılıç, kama, tabanca gibi doğrudan şiddeti ve tehdidi ifade eden sembolleri kayalara kazımışlardır. Anladım. Peki hiç mi ortak dilleri yok bunların? Yani Ermenisi, Roması, eşkıyası hepsi aynı doğanın içinde, aynı toprağa kazıyor sonuçta. Birbirinden bu kadar farklı kültürlerin tamamen aynı mantıkla ürettikleri evrensel bir sembol yok mu? Aslında var. Eğer konuya insan doğası ve anatomi perspektifinden bakarsak muazzam bir evrensel dil görüyoruz orada. Nasıl bir dil bu? Hangi kültüre, hangi yüzyıla ait olursa olsun, kayada bir ayak izi bulduğunda mesaj çok nettir. Ayak ne yapar? Basar ve durur. Yani usta sana diyor ki, tam bu ayağın olduğu yere kendi ayağını bas, benim durduğum gibi dur ve benim baktığım yere bak.
Bir nevi adamın yerine geçiyorsun. Aynen, ayağın yanında ufak bir kaya figürü varsa, mesela durduğun o noktadan ilerideki o belirgin kayayı bulman istenir. Aynı şekilde göz işareti de böyledir. Göz ne anlama geliyor? Bak demek mi? Gözün görevi görmektir sonuçta. Kayadaki bir göz işareti doğrudan kasanın veya gömünün olduğu kapağa bakar. Senin yapman gereken sırtını o taştaki göze verip onun baktığı çizgide ufku taramaktır. Ve tabii bir de o coğrafyanın evrensel harfi olan V işareti var. Ya evet, V işareti kaynaklarda çok geçiyor. Neden V işareti bu kadar evrensel? Matematiksel bir sebebi mi var bunun? Çünkü doğanın kendisi V şeklini çok sever. Şöyle düşün, suyun dağdan inerken çatallandığı bereler, iki vadinin birleştiği o kesişim noktaları, kuş bakışı baktığında her zaman V şeklindedir. Aa, doğru. Antik mühendisler doğanın bu geometrisini taklit ettiler aslında. V'nin açık ucu suyu veya mesafeyi anlatır, sivri ucu ise son hedefin yönünü gösterir sana. İnsan bedeni, doğanın matematiği ve taşın fiziği üzerinden kurulan kusursuz evrensel denklemdir bu. Gerçekten büyüleyici. İşin içine anatomi ve doğanın matematiği girince resmen taşlar dile geliyor. Ama matematik demişken işin sadece bulmaca çözmekten veya adım saymaktan ibaret olmadığını da biliyoruz. Kesinlikle değil. Bu işin çok karanlık, çok ölümcül bir mühendislik boyutu var. Dinleyicilerimizin aklında o romantik defineci figürü canlanmadan önce bu tuzakların çalışma prensibini de bir konuşmamız şart. Nelerden bahsediyoruz bu tuzaklar derken? Kaynaklarımız bu ölümcül sistemlerin mühendisliği konusunda inanılmaz net uyarılar yapıyor bize. Gömüyü yapanlar, davetsiz misafirleri uzak tutmak için harika çalışan mekanik tuzaklar kurmuşlar. Mesela kayada bir akrep işareti gördün diyelim. Akrep mi? Normal bir yön işareti değil mi o? Hayır, akrep diğer hayvanlar gibi sadece yön falan göstermez. Akrep doğrudan zehirdir. Bu sana altının saklandığı o kapalı odanın veya kasanın yüzlerce yıl bozulmadan kalacak zehirli gazlarla doldurulduğunu söyler. Oha! Gazla mı doldurmuşlar? Evet, veya altın sikkelerin üzerine doğrudan deri yoluyla kana karışan o antik zehirlerin sürüldüğünü haber verir. Odayı açtığın an o sıkışmış havayı solumak senin için ölümcüldür. Çok korkutucu gerçekten. Peki ya fiziksel tuzaklar? Kaynaklarda böyle yıldız işaretlerinden falan bahsediliyor. Bir yıldıza bakıp nasıl bir tehlike beklemeliyim ben? Kitlesel bir tehlike olduğunu söyler. Ama eğer kayada 6 uçlu bir yıldız varsa, O zaman ne oluyor? işte o devasa, ölümcül bir mekanik tuzağın habercisidir. Düşün, bir mağaranın tavanına tonlarca ağırlığında dev bir kaya asılmış. Ve o kaya yerdeki tek bir kilit taşına bağlı. Indiana Jones filmi gibi resmen. Tam olarak öyle. Sen o altın hırsıyla yerdeki o taşı yerinden oynattığında kum saatine benzer bir mekanizma çalışmaya başlar. Kilit taşının altındaki kuru kum yavaşça boşalır ve tavanı tutan o denge bozulur. Sen içeride sevinçle kazı yaparken saatler sonra o dev kaya büyük bir gürültüyle üzerine çöker. Bu resmen antik çağın sensörlü güvenlik sistemidir. Dehşet verici gerçekten. İnsanın aklına hemen şu geliyor tabii. Madem bu işaretler bu kadar tehlikeli veya bulması böyle zor falan, o zaman kocaman bir balyoz alıp bulduğum o ilk işareti yerinden söküp alayım veya sinirlenip kırıp atayım. Asla yapılmaması gereken şey işte bu. Ama okuduğum bir detay beni gerçekten şoke etti. Eskiden define işaretini kıran birini gören olursa idama kadar yolu varmış bu işin. Sadece bir taşı kırdı diye neden bu kadar sert bir ceza var ki? Çünkü o taşı kırmak sıradan bir kaya parçasını kırmak değildir ki. O işaret o dönemin tapu kaydıdır, bildiğin mülkiyet belgesidir. Sen bir işareti balyozla kırdığında o gömünün yerini gösteren tek haritayı, o devasa bilgi birikimini sonsuza dek yok etmiş olursun. Anladım. Sistem çöküyor yani. Altın orada, yerin altında kalır ama artık hiç kimse onu bulamaz. O yüzden bu işin felsefesini bilen o gerçek ustalar her zaman şunu söyler. İşaretler asla ama asla kırılmaz. Onlara zarar verilmez, onlar sadece okunur ve hissedilir. Hissedilir mi? Evet. Az önce bahsettiğimiz o murç izleri veya yuvarlak oymalar var ya, bir oyma gördüğünde içine bir sopa falan sokup kazımazsın onu. Parmağını o yuvarlağın pürüzsüz yüzeyinde yavaşça gezdirirsin. Parmağına kakılan o milimetrik derinlik noktası ustanın asıl yön vermek istediği gizli açıdır.
Taşı fiziksel olarak hissetmen gerekir yani. Tıpkı Braille alfabesi okuyan biri gibi taşı hissetmek harika bir yaklaşım bu. Tabii tam bu noktada Define ve Arkeoloji kanalının da üzerine basa basa durduğu çok önemli bir gerçeği konuşmamız lazım. Kesinlikle o uyarıyı yapmamız şart. Biz burada bu işaretlerin tarihsel, psikolojik ve mühendislik okumasını yapıyoruz aslında. Bir nevi zihin jimnastiği yapıyoruz seninle. Ama arazide elinde dedektörle, kazmayla bilinçsizce dolaşmanın yeri, kazmanın gerçek dünyada çok korkunç bedelleri var. Maalesef öyle. Bu işaretlerin çoğu aslında daha eski medeniyetlerin üzerine kurulmuş. Yani kaçak kazıların tarihe verdiği zarar inanılmaz boyutlarda, değil mi? Tartışmasız. En önemli nokta burası işte. Sahada karşılaşılan bu işaretlerin birçoğu aslında eski yerleşim yerlerinin etrafındadır. Üst üste kurulan o eski köylerin zamanla oluşturduğu yapay tepeler olan höyükler mesela veya antik dönem mezarlık alanları dediğimiz nekropoller. Bilinçsizce vurulan her kazma darbesi belki de binlerce yıllık bir Roma seramiğini, bir antik kent tabakasını veya insanlık mirasını geri dönülemez şekilde yok ediyor. Tarihi okumak ayrıdır, onu tahrip etmek apayrı bir yeğdir. Çok doğru. Bu yüzden merakı ve böyle dedektiflik tutkusu olanlar için en doğru yol üniversitelerin kazı çalışmalarına gönüllü olarak katılmak veya devlet kontrolündeki o resmi süreçleri takip etmektir. Amacımız taşı toprağa deşip bir şeyler koparmak değil, o taşın üzerindeki 1000 yıllık zekayı ve hikayeyi anlamak olmalı. Harika özetledin. Peki, tüm bu devasa mühendislik, psikoloji ve tarih bilgisi bizim için ne anlama geliyor? Bak sana sesleniyorum. Artık hafta sonu ormanda yürüyüşe çıktığında, o terk edilmiş eski köy evinin yanından geçerken veya bahçedeki o asırlık kalın gövdeli çınar ağacına falan bakarken sadece basit bir manzara görmeyeceksin artık. Kesinlikle farklı bir gözle bakacaklar. Gözlerin sıradan gibi duran pürüzsüz bir kayadaki o minicik murç izini, suyun çatallandığı yerdeki o kusursuz V şeklini veya o taş duvardaki bir papatyanın eksik yaprağını arayacak. Çünkü artık orada doğanın kalbine gizlenmiş 1000 yıllık bir bankacılık ve güvenlik sisteminin şifreleri olduğunu çok iyi biliyorsun. Her taşın bir hafızası, her gölgenin bir amacı ve her işaretin sana anlatmak için beklediği sessiz zekice kurgulanmış bir hikayesi var. Çok etkileyici bir tablo bu gerçekten. Ve bu derinlemesine incelememizi bitirmeden önce seni şu düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Bugün o çok güvendiğin bankalar, şifreler, telefonundaki bulut sistemleri aniden sonsuza dek yok olsa ve sen hayatın boyunca biriktirdiğin en değerli şeyini doğanın kalbine saklamak zorunda kalsan senin o kusursuz üçlü sistemin ne olurdu? Hedefi şaşırtmak için hangi koca yalanı çizer, asıl hazineyi korumak için doğanın hangi gölgesini, hangi ağacını kullanırdın? Ve en önemlisi 100 yıl sonra o arazide yürüyen bir yabancı, senin bıraktığın o eksik yaprağı veya tek bir murç izini okuyup, senin hikayeni, senin zekanı gerçekten anlayabilir miydi? Bu sohbette bizimle birlikte o eski zamanların mühendisliğini ve şifrelerini çözmeye çalıştığın için teşekkürler. Düşünsene bir anlığına, bütün servetini böyle hayatın boyunca tırnaklarınla kazıdığın her şeyi ve ailenin geleceğini sadece 20-30 santimlik bir çukura gömmek zorundasın. Hem de inanılmaz bir panik halinde. Kesinlikle. Yani bankaların şifreli, dijital kasaların falan olmadığı bir dönemdesin. Adalet dediğin şey kelimenin tam anlamıyla kılıç ucunda dağıtılıyor o karanlık çağlarda. Aynen öyle ve evini yurdunu acilen terk etmen gerekiyor. Evet, arkanda sadece senin veya senden sonra gelecek soyundan birinin anlayabileceği minicik bir murç izi bırakarak uzaklaşıyorsun. İşte bugün seninle tam da o kayaların ardındaki zihinlere doğru bu derin yolculuğa çıkıyoruz. O çaresizlik ama aynı zamanda muazzam bir deha dolu anlara. Çok doğru dedin. Elimizde bu gizemli dünyayı bilimsel bir titizlikle okuyan Define ve Arkeoloji kanalının o harika notları var. Bir de bugün bu notların rehberliğinde sıradan bir define avı hikayesi anlatmayacağız sana. Tabii mesele sadece altın bulmak değil. Asla değil.
O işaretleri yapan insanların psikolojisini, tarihsel travmalarını ve sembollerin arkasındaki o akıl almaz şifreleme mühendisliğini çözeceğiz. Define ve Arkeoloji kanalının kaynaklarında da vurgulandığı gibi burada çok garip bir zihniyet var. O zihniyeti, yani o çaresizlik ve deha ikilemini anlamak gerçekten bu işin kalbini oluşturuyor. Bir gömü işlemi, eğer efsanelerdeki o deli krallardan birine falan ait değilse asla rastgele yapılmıyor. Bir mantığı var hep yani. Kesinlikle bir mantığı var. O dönemin insanını kendi gerçekliği içinde değerlendirmeliyiz. Hayatlarının en değerli varlığını toprağa saklıyorlar. Belki de bir gün sular durulduğunda geri dönüp alma umuduyla yapıyorlar bunu. Bir umut var işin ucunda. Ve bu umut tarihin en büyük şifreleme paradoksunu yaratıyor aslında. Yani bir yandan o hazineyi dünyadaki herkesten, işte ordulardan, eşkıyalardan gizlemek zorundasın. Diğer yandan da yön göstermen lazım. Aynen öyle. Yıllar sonra o vadiye geri döndüğünde veya o şifreyi fısıldadığın çocuğun oraya gittiğinde o emaneti eliyle koymuş gibi bulabilmesi için bir yol gösterici bir işaret bırakmak zorundasın. Kusursuz bir şekilde gizleyip aynı anda kusursuz bir şekilde yön göstermek. İşte tam olarak bu paradoks harika bir olay. Ben bunu okurken aklıma hep şu günümüzde kullandığımız çok faktörlü kimlik doğrulama sistemleri var ya, hani bu MFA dedikleri olay o geldi. Güzel bir benzetme aslında. Yani şifreyi biliyorsun ama yetmiyor. Telefonuna bir SMS kodu gelmesi lazım, sonra gidip parmak izini falan okutuyorsun. Eski insanlar da kayaları, ağaçların köklerini ve güneşin gölgesini kullanarak kendi çok faktörlü kimlik doğrulama sistemlerini kurmuşlar. Hem de doğanın tam ortasında. Aynen. Ama ben burada hep bir mantık hatasına takılıyorum. Yani sana da sormak istiyorum bunu. Bir insan neden işaret bıraksın ki? Tehlike altındaysam malımı kimsenin bulamayacağı dümdüz bir araziye gömer, yeri kafama yazar, çeker giderim. Yani kendi içinde haklı bir soru bu. Değil mi? Neden bir kayaya böyle ben buradayım diye avaz avaz bağıran bir şekil kazıyarak dikkat çekeyim? Bu biraz mantıksız gelmiyor mu? Modern bir insan için öyle görünebilir tabii. Çünkü biz işte bilgiyi bulut sunucularda veya harita uygulamalarında saklamaya çok alışkınız. Ama o dönemde insan hafızası inkar edilemez şekilde en güvenilmez kasaydı. O da doğru, evet. Bir tehcirden ya da savaştan kaçıyorsun diyelim, yolda hastalanıp ölmeyeceğinin veya eşkıyalar tarafından öldürülmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. O şifreyi eşine, kardeşine veya çocuğuna bir şekilde aktarmak zorundasın. Kafandaki koordinatı veremezsin ki onlara. Edemezsin tabii. O araziyi hiç görmemiş birine nasıl tarif edeceksin? İşte bu yüzden o işaretler aslında birer vasiyettir, yani birer haritadır. Define ve arkeoloji kaynakları özellikle savaşlar veya ani göçler sırasında Ermeni ve Rum toplumlarının kurduğu bu karmaşık sistemleri çok detaylı inceliyor. Ne kadar detaylı mesela? O panik anında bile inanılmaz bir disiplinle çalışmışlar. Düşünsene, acil kaçış gömüleri genellikle yüzeye çok yakındır. Öyle metrelerce aşağıda değil yani. Maksimum 20 ila 30 santimetre derinlikte olur. 30 santimetre mi sadece? Hani filmlerde hep o devasa meşalelerle inilen dipsiz kuyuları falan izleriz ya, metrelerce kazılan tüneller vardır. Onlar işin sinematik boyutu biraz. Demek ki adamların aslında kazmaya vakti yok, ortada bir savaş var. Bütün o enerjilerini ve dehalarını o 30 santimetrelik çukuru bulduracak algoritmaya harcıyorlar o zaman. Çok doğru. Bu noktada o bahsi geçen üçlü işaretleme sistemi devreye giriyor sanırım, değil mi? Bir tür 3 aşamalı güvenlik duvarı gibi. Aynen öyle. Üçlü sistem o kadar zekice kurgulamış bir şey ki arazideki bu mimariyi bilmeyen birini anında tuzağa düşürür veya tamamen vazgeçirir. Nasıl çalışıyor bu sistem tam olarak? Birinci işaret, uzaktan bile görülebilen, çok göze çarpan, işçiliği yüksek bir işarettir. Bunu gören kişi hemen burada kesin bir şey var der ve bütün odağını o taşa verir. Odak noktasını oraya çekiyorlar yani. Kesinlikle. Oysa o sadece bir karşılama tabelasıdır aslında. İkinci işaret ise genellikle birinci işaretin görüş açısında olan ama daha az dikkat çeken yön ve mesafe algoritmalarını barındıran şifredir. Asıl kritik olan ise üçüncü işaret, yani bizim son nokta dediğimiz şeydir.
Bak benim itiraz edeceğim ya da şöyle diyeyim, aklımın almadığı yer de burası zaten. Birinci ve ikinci işaret böyle avaz avaz bağırıyor resmen, çok estetik, çok belirgin. Evet, çok işçilikli olurlar genelde. Ama Define ve Arkeoloji kanalının analizlerine bakıyoruz. Asıl hazineyi, o asıl sandığı gösteren son nokta işareti genellikle doğadaki en çirkin, en sıradan şey. Tam isabet. Küçücük, anlamsız bir çizik mesela veya tek bir mur çizi ya da kayanın böyle doğal çatlağına benzeyen bir oyuk falan. Neden o kadar uğraşıp o kadar sanatsal şifreler kurup son noktayı bu kadar baştan savma ve basit bırakmışlar? Çünkü insan psikolojisi gösterişli olana, estetik olana odaklanmaya ve hep onun altında bir şeyler aramaya eğilimlidir de ondan. Kamuflajın temel kuralı budur aslında. Çok mantıklı. Bizi zihnimizden vuruyorlar. Kesinlikle. Devineci birinci işareti bulur, heyecandan resmen deliye döner ve o kayanın altını üstüne getirir. İkinciyi bulduğunda kafası biraz karışır. Üçüncüyü yani o asıl hedefi gözüyle görse bile ya bu sıradan bir taş çiziği, doğanın kendi aşınması falan deyip es geçer. Kibrine yenik düşüyor insanın. Evet, gömüyü yapan kişi insan zihninin bu kibrini çok iyi kullanır. Hedefi doğanın kendi kusuruymuş gibi göstererek tamamen görünmez kılar. Zihniyeti ve bu 3 aşamalı psikolojik savaşı iyice anladık sanırım. Peki bu insanlar o kayalara ne tür algoritmalar çizdiler? Hayvan figürleri var, çiçekler var, eşyalar falan. O figürler sandığından çok daha derin anlamlar taşıyor. Yani bunlar sadece süs değil sanırım. Kelimenin tam anlamıyla birer vektör ve açı hesabı diyebilir miyiz? Ben bu kaynakları okuyana kadar tavuk ve civciv işaretini hep böyle bereketi simgeleyen pastoral tatlı bir köy resmi falan sanırdım. O tatlı köy resmi dediğin şey aslında çok ölümcül bir geometri barındırıyor olabilir içinde. Tavuk ve civciv özellikle Ermeni toplumlarına atfedilen çok meşhur ve spesifik bir figürdür. Ne anlamamız gerekiyor bu figürden peki? Burada kesinlikle sanat aranmaz, yön ve sapma açısı aranır. Kayadaki o anne tavuk ve etrafındaki civcivler genel bir yönü gösterirken, oraya iyice bakmak lazım. Sürüden ayrı duran, farklı bir yöne bakan veya anne tavuğun sırtına binmiş olan tek bir civciv vardır genelde. Hedef o aykırı cıvcıv mı yani? Aynen öyle. İşte o aykırı civcivin baktığı açı veya anne tavukla arasındaki mesafenin oranlaması seni o 30 santimetrelik çukura götürecek olan direkt vektördür. İnanılmaz bir matematik var işin içinde. Tabii burada Define ve Arkeoloji kanalının da sıkça yaptığı o hayati uyarıyı senin aracılığınla dinleyicimize tekrarlamakta büyük fayda var. Neydi o uyarı? Piyasada akıl almaz derecede fazla sahte tavuk ve civciv işareti dolaşıyor. İnsanları belirli bir araziye çekip kandırmak için ellerinde matkaplarla kayalara sahte figürler oyan dolandırıcılarla dolu her yer. Buna çok dikkat etmek gerek. Gerçekten akıl alır gibi değil bu sahtekarlık olayı. Bir de şey var, o çiçek işaretleri var, papatya falan mesela. Papatya çok özel bir işarettir. Düşünsene abi, adam can havliyle kaçıyor, arkasında düşman var, durup oturup kayaya romantik romantik papatya mı çizecek? Bu bana hep çok mantıksız geliyordu ta ki o papatyanın aslında ne olduğunu okuyana kadar. Harika bir noktaya değindin. O papatya dediğimiz şey öyle masum bir kır çiçeği falan değildir hiçbir zaman. Genellikle 5 yapraklı çizilir ve aslında gizlenmiş bir günah çıkarma hacıdır o. Vay canına. Peki neyi simgeliyor genelde? Daha çok kadın mezarlarını veya kadına ait bir çeyizi, o dönemin ziynet eşyasını falan simgeler. İşin deha kısmı ise şuradadır. Eksik yaprak meselesi değil mi? Kesinlikle. O taşa kazınmış 5 yapraklı papatyayı bulduğunda dikkatlice bakarsan yapraklardan birinin kasten eksik çizildiğini, kırık olduğunu veya diğerlerinden 1 milimetre daha uzun veya kısa olduğunu görürsün. Bu bir işçilik hatası olamaz herhalde. Asla bir taş işçiliği hatası değildir o. O eksik olan veya farklı olan yaprağın gösterdiği yön pusulanın kuzey ibresi gibi doğrudan hedefin nerede olduğunu sana fısıldar. Yani hayvanın veya bitkinin doladaki o kendi karakteri, o saklama stratejisinin birebir yansımasıdır.
O zaman sana şunu sorayım. Diyelim ki dağlarda falan değiliz. Göç yollarında kayalara şekil çizecek bir durumda da değiliz. Kendi evimizdeyiz yani. Aynen, yaşadığımız evdeyiz. Düşman kasabaya yaklaşıyor falan. Define ve arkeoloji kaynakları yaşam alanlarındaki, yani o evlerdeki ve bahçelerdeki gömüler için o kadar çarpıcı şeyler anlatıyor ki insanın böyle okurken tüyleri ürperiyor. Çünkü orada işin içine çok daha derin bir trajedi, o evini yurdunu terk etme hüznü giriyor. Kesinlikle öyle, çok daha kişisel bir alan. Ev içi gömüler psikolojik olarak da mimari olarak da araziden bambaşka bir dünyadır. İnsanlar her gün gözlerinin önünde olan o yerleri devasa güvenlikli kasalara çevirmişler resmen. Nereye saklıyorlar peki koca evde? Mesela eski Ermeni ve Rum evlerindeki o kalın taş duvarların içleri çok yaygındır veya ahşap merdivenlerin altındaki o karanlık boşluklar. Ama en güvenli psikolojik olarak o insana en çok huzur veren yer neresiydi biliyor musun? Sanırım tahmin edebiliyorum. Ocaklıklar, değil mi? Yani o büyük taş şömineler. Tam üstüne bastın. Evin kalbi orası sonuçta. Ateşin yandığı yer. Hani düşünsene, ekmek pişirdiğin, çocuklarını etrafında ısıttığın o fırının, o şöminenin taşlarının ardına bütün o geleceğini saklıyorsun. İnanılmaz bir psikoloji gerçekten. Kaynaklarda diyor ki, ocağın karşısındaki duvarda yer alan dikdörtgen nişler veya şöminenin hemen üstündeki o ilk sırada bulunan harçsız ve elle çekildiğinde hemen gelen o tek sökülebilir taş falan varmış. O harçsız taş detayı çok kritik, evet. Hatta eski tip o köy fırınlarının içine dahi blok kayalar yerleştirip tam arkasına çeyizlerini gömmüş bu insanlar. Çünkü oraya bir gün döneceklerine ve o ateşi tekrar yakacaklarına çok inanıyorlar. O inanç ve o ev hasreti bahçelerdeki şifrelemelerde de kendini gösteriyor mu peki? Fazlasıyla gösteriyor. Evin bahçesindeki her ağaç bir işaret falan değildir. Mesela eğer bir bahçe kendi içinde haritalandırılacaksa, araziyi çevreleyen o taş duvara veya çite en yakın olan en yaşlı tarihi ağaç sıfır noktası kabul edilir her zaman. Neden duvar kenarındaki en yaşlı ağaç? Çünkü ahşap eninde sonunda yanar, ağaç kesilir, çürür gider. Ama o koca asırlık ağacın kökü, üstü yansa bile yüzyıllarca o toprağın altında kalmaya devam eder. O kök haritanın görünmez merkezidir işte. Sıfır noktası dedikleri şey bu yani. Çok mantıklı. Peki ya kuyular? Benim bildiğim kuyular da define arayanların en çok hata yaptığı yerlerden biri. Ah evet, kuyular çok tehlikeli ve yanıltıcıdır. Genelde herkes böyle kuyu bulduğunda hazinenin, hani o Indiana Jones filmlerindeki gibi karanlık ve çamurlu en dipte olduğunu sanır. Sinema sektörü hepimizi yanılttı bu konuda. Oysa gerçek hiç de öyle değilmiş. Gömü suyun altında falan değil, su seviyesinin hemen üstünde, kuyunun o iç duvarlarındaki kusursuz taş diziliminin içinde bir yerde oluyormuş. Evet, o hizaya bakmak gerekiyor. Duvarı incelerken içe veya dışa doğru milimetrik olarak farklı duran, belki üzerinde ufak bir sahte haç işareti filan olan o taşı araman gerekiyor. Hatta eğer bahçede 3 tane falan kuyu varsa, hiç öyle büyük olanla falan uğraşmıyorsun. Direkt en küçüğüne, en az dikkat çekene odaklanıyorsun. Define ve arkeoloji sistematiği tam olarak bunu söyler işte. Ama burada senin aracılığınla o hayati uyarıyı da yapmazsak büyük vebal alırız. Kuyu demek bazen kelimenin tam anlamıyla kapalı bir tabut demektir. Ne gibi bir tehlike var ki tam olarak? Bu işin romantizmine kapılıp bilimsel gerçekleri asla unutmamak lazım. Eski bir kuyuya hiçbir güvenlik önlemi almadan öyle bodoslama inmeye çalışmak intiharla eşdeğerdir. Gaz zehirlenmesi falan mı? Aynen öyle. O kuyuların diplerinde yıllarca biriken metan gazı veya oksijenin dibe çöken ağır gazlar yüzünden tamamen tükenmiş olması insanı daha ne olduğunu anlamadan saniyeler içinde sessizce öldürür. Oradaki hava değişimini, taşların o anki mukavemetini hesaba katmadan yapılan her hareket kesinlikle felaketle sonuçlanır. Çok haklısın, bunu belirtmemiz şarttı zaten. Peki diyelim ki evde falan değilsin, tamamen göç yolundasın, arazidesin, düşman peşinde ve kayaya bırakın öyle detaylı tavuk çizmeyi, tek bir çizik atacak 10 dakikan bile yok. Çok sık rastlanan bir senaryo. Böyle acil bir durumda bu insanlar o coğrafyayı nasıl bir haritaya çevirdiler peki? İşte o zaman doğanın kendisini devasa bir şifreleme aygıtına çevirirsin. Buna uzmanlar doğal belirteçler diyorlar. Yani yapay bir işaret oluşturacak falan vaktin yoksa olağan dışı doğal yapıları mihenk taşı yaparsın.
Mesela me gibi doğal yapılar. Örneğin, ufuk çizgisine baktığında deve hörgücüne benzeyen o sıra dışı ve dikkat çeken tepe. Veya kilometrelerce düzlüğün ortasında tek başına öylece duran doğal bir dikili taş. Sadece coğrafyayı kullanıyorlar yani. Evet. Ya da diyelim ki aceleyle bir kayaya balık veya ibrik resmi gibi suyla alakalı bir şey çizildiyse, bu senin haritanın anahtar kelimesi oluyor demektir. Su sembolü bizi direkt suya mı götürüyor? Kesinlikle. Çevrede muhtemelen 150 veya 200 metrekarelik bir alan içinde mutlaka eski bir çeşme, hiç kurumayan bir kuyu veya bir su gözü aramalısın. Su sembolü seni suya götürür, nokta tam olarak orasıdır. Beni asıl büyüleyen şeyse hani doğanın bir tür neon tabela gibi kullanılması aslında. Neon tabela mı? Nasıl yani? Özellikle ışık ve gölge oyunlarından bahsediyorum. Mesela kayaya koca bir güneş işareti kazımış adamlar. Gidip o güneşin altını veya tam karşısını falan kazmıyorsun. Tabii canım, o kadar basit olmaz. Doğa gerçekten bizim için parlıyor ama biz o frekansı göremiyoruz bir türlü. Mesela toprak ve bitki örtüsündeki o anormallikler de çok ilginç. Bir yerin altının kazılıp kazılmadığı üstündeki ottan falan nasıl anlaşılıyor? Bu aslında tamamen jeoloji ve tarım bilimiyle alakalı bir durum. Çünkü yer altındaki yapay bir müdahale, yani kazıp tekrar doldurma işlemi, toprağın binlerce yıllık jeolojik ve organik dengesini sonsuza dek bozar. Toprak rengi mi ele veriyor bunu? Toprak rengi sana resmen geçmişi anlatır. Eğer arazide çalışırken, yüzeyde normalin aksine koyu kahverengi, siyahımsı içi organik madde dolu bir toprak bulursan, anlarsın ki burası daha önce insan eliyle kazılmış ve tekrar doldurulmuştur. Peki ya alt katmanlar? Ama kazdıkça daha çok gri veya morumsu bir tabakayla karşılaşırsan, bu o bölgenin uzun süre oksijensiz kaldığının ve belki de bir kil veya su dolgusunun altında olduğunun kesin ve bilimsel kanıtıdır. Ya peki o bahsettiğim otların boyu meselesi nasıl çalışıyor? O da şöyle, yer altında eğer taş bir oda veya kalın bir duvar varsa, bitkilerin kökleri o taşa çarpıp doğal olarak derine inemiyor. Bu yüzden o bölgenin tam üstündeki otlar etrafındaki arazilere göre hep daha cılız ve sarımsı kalır. Kök beslenemiyor çünkü. Aynen. Ama tam tersi bir durum da var. Eğer altta eski bir su sarnıcı veya nemi hapseden bir kuyu boşluğu falan varsa, oradaki otlar o nemi sürekli çektiği için arazinin geri kalanına göre yemyeşil parlıyor adeta. Muazzam bir ipucu bu. Eğer doğada asla öyle katman katman dizilmeyecek, insan eliyle kırılmış mıcır yani çakıl tabakaları varsa, o tepe adeta bağırıyordur benim altımda bir şey var diye. İyi de tüm bu işaretleri bulduk diyelim. Toprağı, bitkiyi falan okuduk. O sandığa giden o son 3-5 adımı nasıl hesaplayacağız? İşte orası işin matematiğine giriyor. Bugünün metrik sistemiyle, lazer metrelerle bu eski çağ haritaları okunmaz herhalde, değil mi? Define ve arkeoloji kaynakları araştırmacıların kendilerine sorması gereken çok kritik bazı sorulardan bahsediyor hep. Neydi o sorular? Çözüm yöntemi ve araştırmacının kişisel disiplini bu işin bel kemiğidir aslında. Kendine sorman gereken o soruları sormadan öylesine sahaya çıkarsan sadece hayal kırıklığı yaşarsın. Ne soracağız kendimize arazide? Mesela bu işaret hangi dönemin imkanlarıyla yapıldı? Bu arazide eskiden kimler, hangi kültürler yaşıyordu? Bölgenin 1000 yıl önceki topografyası ve iklimi nasıldı? Araştırma şart diyorsun. Bu soruların cevabı olmadan adım bile atamazsın arazide. Antik çağlarda bildiğimiz metrik sistem yoktu çünkü. İnsanlar kendi bedenlerini, anatomilerini evrensel bir ölçü birimi, bir nevi algoritma gibi kullanıyorlardı. Yani adam kendi bedeninde bir şifre anahtarı yapmış resmen. Lazer metre falan yerine kendi parmağını veya adımını kullanıyor. Kesinlikle öyle. Çok da pratik bir sistem aslında. Ölçüleri nasıl standartlaştırıyorlar peki? Küçük kasa şifreleri veya ince detay mesafeler için parmak birimi kullanılırdı genelde. Bu da yaklaşık olarak 2,86 santimetreye falan denk gelir. Duvarlar için falan. Bir duvarın boyu veya daha uzun bir nesne hesaplanacaksa, o zaman 68 ila 75 santim civarındaki o bildiğimiz arşın devreye girerdi. Arazide yürürken falan adım kullanıyorlardı herhalde. Aynen. Arazide doğaya atılacak adımlar için 70-75 santimlik normal adım kullanılırdı. Kuyu derinlikleri veya dikey hesaplamalar için ise o kolların iki yana tam açıldığı 1,83 metrelik kulaç ölçüsü kullanılırdı.
Şöyle bir toparlayayım o zaman, senin anlayacağın dilden anlatalım biraz. Kayadaki o balta işaretini buldun diyelim. Baltanın sapını kendi elinle ölçüyorsun ve diyelim ki 5 parmak uzunluğunda geliyor. Tam olarak böyle. Adam sana aslında şifreli olarak diyor ki, baltanın arka tarafının baktığı yöne doğru doğada tam 5 adım atacaksın. Veya kayada bir ayak izi buldun hani. O taşın üzerindeki oymanın boyunu ölçüp o dönemin medeniyetinin katsayısıyla çarpıyorsun ve hedefi böyle santimi santimine buluyorsun. Kesinlikle. Çok kusursuz bir matematik bu. Bu gerçekten korkunç bir matematik zekası. Ama benim aklıma da hep şu takılıyor bu noktada. Ne takılıyor? Diyelim ki dönemi çok iyi anladık, matematiği çözdük, doğayı harika okuduk ve o hedefe zarar vermeden ulaştık. O krallar veya o eşkıyalar onca acıyla sakladıkları o devasa serveti öyle bize altın tepside sunarlar mı sence? Elbette sunmazlar. İşte madalyonun o tehlikeli ve karanlık yüzüne hoş geldin. Tuzaklar değil mi? Tuzakları, evet. Eski dünyanın en acımasız ve ölümcül mühendisliğidir bu. Bir tümülüsü falan kazdığını düşün, hani yavaş yavaş hedefe giderek yaklaşıyorsun. Heyecan dorukta. Ama farkında olmadığın çok sinsi bir şey var. O adamların oraya asırlar önce yeraltı sularına bağlı gizli künkler yerleştirdiği gerçeği. Sen o toprağı hırsla kazdıkça yer altındaki o 1000 yıllık hassas basınç dengesini bozarsın. Suyu mu patlatıyorlar üstümüze? Ve bir anda o su patlar, o daracık tünelin içinde kendi ellerinle kazdığın mezarda boğulursun maalesef. Su tuzağı çok meşhurdur. Vay be. Veya şey de var, şu meşhur dönen merdivenler. Yeraltı odasına falan iniyorsun, böyle heyecanlısın. Ama o basamaklardan biri aslında devasa bir kaldıraç mekanizmasına bağlıymış falan. Korkunç tuzaklardan biridir o. Ağırlığını verdiğin an mekanizma dönüyor, kaval kemiğini kırıyor ve seni bir anda zifiri karanlık bir çukura çekiyor. O zehirli akrep işaretlerini falan da unutmayalım tabii. O akrep figürü sıradan bir böcek resmi değildir. O sadece burada tehlike var demek değilmiş sanırım. Doğrudan o altınların o dönemin ölümcül zehirleriyle yıkandığı ve tuzaklandığı anlamına geliyormuş. Aynen. Çıplak elle dokunduğu an o zehir derinden sızıp kanına karışıyor. Resmen ölüm makinası. Kesinlikle. Bu yüzden arazide o tehlike işaretlerini tanıyabilmek bir ölüm kalım meselesidir her zaman. Mesela kapalı bir halka, içi çizgilerle dolu bir kalp falan gördüğünde çok dikkatli olacaksın. Üçgenlerin de bir anlamı vardı galiba tuzaklarla ilgili. Hele üçgenler. Kaynaklara göre üçgen işaretlerinin en az %30'u etrafında aktif tuzak barındırır. Eğer arazide 4 uçlu bir yıldız gördüysen bu net bir tehlike uyarısıdır bak. 6 uçlu olursa ne oluyor? 6 uçlu yıldız doğrudan kurtuluşu olmayan büyük tuzak demektir. Hele bir de aslan figürü bulduysan orada duracaksın işte. O bir kralın mührüdür ve o kral o definenin asla alınamaması için akıl almaz ölüm makinaları tasarlatmıştır yer altına. Peki sadece ölümcül tuzaklar mı var? Hayır, bir de seni doğrudan yanlış yöne çeken o sinir bozucu şaşırtmacalar vardır. Yani kuzeye gitmen gerekirken ufacık bir yönlendirme ile seni güneydeki bir uçuruma sürükleyen sahte işaretler. Peki o zaman sana o en meşhur herkesin böyle köy kahvelerinde fısıltıyla anlattığı soruyu sorayım. Bu Anadolu köylerinde falan nesilden nesile anlatılan tılsım hikayeleri var ya. Ah evet, o meşhur tılsım efsaneleri. İşte kazdık tam altına ulaştık ama küp bir anda dev bir yılana dönüştü. Veya hazine yer değiştirdi, cinler bizi çarptı falan gibi hikayeler. Bunlar sence tamamen uydurma mı? Yoksa bu anlattığın antik mühendisliğin o zehirlerin ve tuzakların halk dilindeki efsaneleşmiş hali mi sence? Bilimsel bir mercekle o define ve arkeoloji sistematiğiyle baktığımızda bunun cevabı aslında çok nettir. Ben doğaüstü tılsımlara falan inanmam. Mühendislik diyorsun yani. O hazine yer değiştirdi dedikleri şey, mükemmel kurgulanmış bir ağırlık ve toprak kaydırma mekanizmasıdır sadece. Yanlış şifreyi tetiklediğinizde hazinenin olduğu o kum sandık bir kum saati gibi altındaki başka bir tünele boşalır, kayar. Siz de hazine toprağın içinde kaçtı sanırsınız. Vay canına, çok mantıklı. Peki o küpün yılana dönüşmesi veya cin görme olayları falan? Onlar tamamen kimyasal, binlerce yıl o kapalı odalarda biriken o gazların, zehirli mantarların ve ağır metallerin solunduğunda insanın sinir sisteminde yarattığı korkunç halüsinasyonlardır onlar. Zehirleniyorlar aslında yani. Aynen öyle.
Bu doğaüstü bir büyü falan değil, fiziğin, kimyanın ve insan aklının sınırlarını zorlayan muazzam bir antik mühendisliktir. Yanılmaz gerçekten. Yani bütün bu algoritmaları, o derin psikolojiyi, o zihin oyunlarını seninle saatlerce konuşabiliriz falan ama yavaştan toparlamamız da gerek. Haklısın, konu çok derin. Tüm bu define ve arkeoloji kaynaklarını seninle deşerken ortaya çıkan o en temel kuralı, belki de en büyük ahlaki sorumluluğumuzu dinleyicimize bir kez daha hatırlatmalıyız bence. En önemli kısım burası. İşaretler asla ama asla kırılmamalıdır. Yani bir insan gidip o kayadaki yılanı, o tavuğu falan, o papatyayı kırdığında, balyozla parçaladığında sadece sıradan bir taşı kırmıyor arazide. Kesinlikle öyle. O toprağın hafızasını, bir ailenin yaşanmış trajedisini, tarihin bize bıraktığı o devasa haritayı sonsuza dek yok ediyor aslında. Gidip de o işareti kırmak tarihe büyük bir ihanettir bence. Doğru. Yasal olmayan kaçak ve yıkıcı kazılardan falan bahsetmiyorum bile. Yani bu o hikayeleri kökünden silmek demektir. Bizim asıl amacımız bilimsel bir gözlem ve doğaya büyük bir saygıyla o şifrelerin bize aslında ne anlattığını okuyabilmek olmalı. Buna hiçbir ekleme yapamam. İnan o kadar doğru ki bu anlattıkların. O taşlar bize aslında altının nerede olduğunu falan değil, eski medeniyetlerin nasıl düşündüğünü, o büyük göçlerin acısını, kayıpların hüznünü ve insanın zekasını anlatır hep. Asıl define bu diyorsun yani. Asıl büyük hazine insanlığın bu devasa bilgi birikimidir zaten. O halde bu bilgi yolculuğunu kapatırken bizi şu an dinleyen sana bir zihnini biraz kurcalayacak o soruyu bırakmak istiyorum. Düşünsene, binlerce yıl önce birisi en değerli varlığını korumak, ailesinin o geleceğini güvence altına almak için bir kayanın başına oturdu ve günlerce uğraşıp oraya sadece tek bir güvercin veya eksik yapraklı bir papatya çizdi, şifresini o sembole gömdü. Çok büyük bir emek. Peki bundan tam 1000 yıl sonra geleceğin arkeologları o toprağı kazıp da bizim bugün bulut adını verdiğimiz o devasa sessiz sunucu tarlalarını veya böyle cebimizde taşıdığımız o şifreli kripto dolu metalik USB bellekleri çıkardıklarında sence ne düşünecekler? Çok ilginç bir soru. Modern çağın bu tuhaf define işaretlerini nasıl okuyacaklar acaba? Acaba bugün her gün birbirimize anlamsızca gönderdiğimiz o minik emojilerimiz, 1000 yıl sonrasının çözülemeyen, uğruna savaşlar verilen o yeni tılsımları mı olacak sence? Bunu biraz düşün. Düşün ki Anadolu'nun böyle sarp bir dağında o kayanın altındaki gizli kasayı sonunda buldun. Kapağı açıyorsun, işte içeride yüzlerce yıllık altınlar parlıyor falan. Elini uzatıp bir avuç alıyorsun. Zafer senin. Ama hani sadece 3 gün sonra sinir sistemin yavaş yavaş iflas etmeye başlıyor. Evet. Derinde yaralar çıkıyor, nefes alamıyorsun, halüsinasyonlar görüyorsun. Yani sana bir cin falan musallat olmadı ya da ne bileyim antik bir lanete kurban gitmedin. Sen az önce o 300 yıllık ölümcül bir kimyasal silahın pimini çektin. Ve definecilik dediğimiz o devasa efsanenin gerçek yüzü de tam olarak bu noktada başlıyor zaten. Aynen öyle. O izlediğimiz filmlerdeki gibi eski bir haritayı takip edip işte birkaç örümcek ağını eliyle temizleyerek parlayan heykellere ulaşan o romantik kaşif imajı falan var ya. Hepimizin kafasındaki o Indiana Jones fantazisi. Kesinlikle tamamen büyük bir yanılgıdan ibaret o. Ya bu analiz için o notları, arkeometrik toksikoloji raporlarını, işte eşkıyaların şifreleme metotlarını falan önüme dizdiğimde resmen sarsıldım ben. Şaşırtıcı detaylar var gerçekten. Karşımızda sadece böyle çukur kazan insanlar falan yok yani. Tarih var, matematik var, fizik, kimya ve psikolojinin kusursuzca birleştiği o çok disiplinli bilimsel operasyon var. Yani kayanın üzerindeki basit bir yılan çiziminin aslında binlerce yıllık çok denklemli bir formül olduğunu anladığında işin rengi tamamen değişiyor. Değişir tabii. Çünkü o kayanın yanına elinde kazmayla değil aslında bir kimyagerin vizyonuyla gitmen gerekiyor. Veya bir yapı mühendisinin hesaplama yeteneğiyle ve bir kriptoloğun zihniyle orada olmalısın. Yoksa altını bulmayı bırak. O bağdan sağ inmen bile mucize olabilir yani. Şifrelerin temel mantığı zaten hedefin onu arayan kişinin algı kapasitesinin ötesinde bir dille yazılmış olmasıdır. Bak o dil meselesi benim için tam bir dönüm noktası oldu bu araştırmada.
Çizimlerin rastgele karalamalar olmadığını hepimiz tahmin ederiz, yani o kadarını biliyoruz. Tabii ki. Ama işin içine semiyoloji, yani gösterge bilim falan girdiğinde olay bambaşka bir boyuta taşıyor. Çok daha derinleşiyor, evet. Masadaki kaynaklarda bu şifreleri bırakan kültürlerin ister Ermeni taş ustaları olsun, ister Bizanslılar veya 18. yüzyıl eşkıya grupları falan aslında kendi inanç sistemlerini ve zihin haritalarını kayalara kazıdıklarını görüyoruz. Aynen öyle. Yani semiyoloji olmadan o kayaya sadece boş boş bakarsın. Bir sembolü okuyabilmek, onu oraya çizen kişinin zihnine girmeyi gerektirir. Mesela o bahsettiğin Ermeni ustalar veya eşkıyalar falan doğanın bir parçasını kullanarak çok kompleks bir mesaj bırakırlar. Diyelim ki kayadaki bir çiçek figürüne bakıyoruz. Evet, notlarda o çiçek örneği çok ilginçti. Herhangileri oradan geçerken der ki aha ne güzel bir papatya motifi falan deyip yoluna devam eder. Ama gösterge bilimsel olarak incelediğimizde o çiçek bir dekorasyon falan değil, bildiğin kusursuz bir vektördür. Hani kaynaklarda o çiçeğin yapraklarından birinin kasıtlı olarak eksik çizildiği anlatılıyor ya, o eksik yaprak aslında bir yön oku işlevi falan görüyor, değil mi? İşin o dahiyane kısmı da bu zaten. Doğada mükemmellik nadirdir ya. Hani bu yüzden eksik bir yapak göze batmaz, böyle kamuflajın bir parçası gibi durur. Doğru, kimsenin dikkatini çekmez. Ama o dili bilen biri için o eksik yaprak doğrudan hazinenin veya asıl kasanın bulunduğu topografik yönünü işaret eder. Veya hayvan figürleri falan var. Mesela tavuk ve civciv figürleri. O da çok yaygınmış galiba. Evet, Bizans ve Ermeni kültürlerinde sıklıkla görülür bu. Bu sadece doğa sevgisi falan değildir. Yani ana bir gömü var ve etrafında da ufak çaplı dağıtılmış başka saklama alanları var demektir. Vay be. Daha karmaşık bir örnek vereyim. Deve figürü. Deve hörgücü sadece bir hayvanın anatomisi değil, o arazideki belirli bir tepenin veya kayanın minyatür bir üç boyutlu modelidir. Hadi canım. Yani o hörgüç bildiğin maket gibi çalışıyor, öyle mi? Kesinlikle. Kayanın tam olarak neresinden kırılıp kapak olarak açılacağını anlatan topografik bir haritadır o hörgüç. Ya burada bir an durmak istiyorum. Çünkü okurken en çok kafamı kurcalayan kısım burası oldu benim. Bütün bu semboller hani ben buradayım, beni bul diye bağırıyor gibi geliyor bana. İlk bakışta öyle hissettiriyor. Ama bu insanlar hazinelerinin bulunmasını istemiyorlar ki neden bu kadar bariz işaretler bıraksınlar? Kaynaklarda bu sahte yönlendirmelerden falan bahsediliyor. Yani kılıç ucu kama veya yılan kafası gibi işaretler falan. Yok, kılıç ucu falan demişken yani bunlar doğrudan bir hedefi gösteriyorsa biz aslında bir illüzyonistin el çabukluğuna falan mı kurban gidiyoruz? Çok yerinde bir şüphe bu. Gerçekten de bir illüzyonist dikkati nasıl sağ eline çekip asıl numarayı sol eliyle yapıyorsa, kayadaki o bariz yönlendiriciler de tam olarak bu işe yarar. Göz boyama yani. Aynen. Bir yılan figürü düşün şimdi. Yılanın kafası çok net bir şekilde kuzeyi işaret ediyor diyelim. Deneyimsiz biri falan hemen kuzeye doğru harıl harıl kazmaya başlar. Tabii. Kafa oraya bakıyor sonuçta. Oysa o yılanın kafası defineciyi gerçek hedeften uzaklaştırmak, onu sahte bir noktaya veya daha kötüsü ölümcül bir tuzağa falan çekmek için tasarlanmış aldatıcı bir işarettir. Asıl hedef yılanın hiç dikkat çekmeyen kuyruk kıvrımında gizlidir. İnanılmaz gerçekten. O zaman ilk kural şu, yani bir işaret sana bir yeri çok net gösteriyorsa oradan koşarak uzaklaş. Kesinlikle öyle. Peki diyelim ki illüzyonistin oyununa gelmedim ben. Yılanın kuyruğuna baktım, işte çiçeğin eksik yaprağını falan buldum. Hedefin yönünü anladım. Ama dağ başındayım. Evet, açık arazidesin. 100 metre ilerisi mi, 500 metre ilerisi mi? Olayı santimetresine kadar nasıl bulacağım ki? İşte burada o beni benden alan aşama devreye giriyor. Kriptometroloji, yani gizli ölçüm bilimi. Çünkü sadece yön bilmek hiçbir işe yaramaz. Matematiği işin içine katmak zorundasın orada. Ancak burada böyle sıradan bir okul matematiğinden falan bahsetmiyoruz. Nasıl bir matematik peki? Osmanlı dönemini düşün. Standart ölçü birimleri var. İşte parmak yaklaşık 2,86 santimetre, arşın bölgeden bölgeye değişmekle birlikte 68 ile 75 santimetre, kulaç ise 1,83 metre civarı falan. Ancak Volçanefe gibi o efsanevi eşkıya liderleri falan kendi hazinelerini bu standart ölçülerle saklayacak kadar amatör değildiler. Tabii adamlar profesyonel.
Şifreyi kendi içlerinde bir standarta oturtmaları ama dışarıdan birinin asla çözemeyeceği bir hale getirmeleri gerekiyordu. Bak burada biraz seni zorlayacağım şimdi. Çünkü notlardaki o ateşli silah sembolojisi örneğini falan okuduğumda gerçekten hadi canım bu kadarı da abartı dedim. Hangi örnek o? Tabanca olan mı? Evet, o tabanca olan. Kayada bir tabanca işareti var diyelim. Kaynak diyor ki, namlu boyunu santimetre cinsinden ölçeceksin, sonra bunu gidip 7 ile çarpacaksın falan. Çıkan sonuç sana eşkıyanın adımıyla kaç adım gitmen gerektiğini verecekmiş. Ya bir saniye 7 ile çarpmak ne alaka? Bu bana çok zorlama geliyor açıkçası. Neden zorlama geldi ki? Yani ne bileyim definecilerin falan böyle kitap satmak için sonradan uydurduğu modern bir şehir efsanesi gibi tınlıyor. Kaynaklar bunu gerçekten nasıl doğruluyor? Bu kadar spesifik bir kriptografi falan olabilir mi o devirde? Ya bu şüphecilikte çok haklısın. Dışarıdan bakıldığında harbiden şehir efsanesi falan gibi duruyor. Ancak elimizdeki eşkıya belgeleri ve adli kayıtlar bunun çok rasyonel bir temeli olduğunu gösteriyor bize. Öyle mi diyorsun? O dönemki çeteler böyle hiyerarşik ve askeri bir düzene sahipti. Kendi aralarında asimetrik bir şifreleme kullanmak zorundaydılar. Neden 7 sorusuna gelirsek? Evet, neden mesela 5 değil de 7? Çünkü 7 o spesifik çetenin özel anahtarıdır. Belki de liderin uğurlu sayısıdır. Belki dini bir referanstır. Ya da belki de sadece çete üyelerinin ezberlemesi için seçilmiş bir asal sayıdır. Yok artık. Günümüzdeki bilgisayar şifrelemeleri gibi yani. Aynen öyle. Açık anahtar herkesin görebildiği kayadaki o tabanca. Kapalı anahtarsa sadece çete üyelerinin bildiği o 7 çarpanı. Tam olarak bu işliyor orada. Eğer namlu boyu 10 santimetre ise bunu 7 ile çarpıyorsun, 70 adım ediyor. Ancak bitmedi. O 70 adım standart bir metrik sistem falan değil. Neyin adımı peki? O çetenin liderinin veya belirlenmiş şifrecisinin adımıdır. Bu genellikle 70 ila 75 santimetre arasında bir değere denk gelir zaten. Arazi engebeli falan olsa bile bu adımlama metodu asla şaşmaz. Çok acayip bir sistem. Dahası var. Tabancanın tetiğindeki o yuvarlak bir ön odayı veya sahte kasayı falan sembolize eder. Namlunun kalınlığı veya yapısıysa o odanın arkasındaki ana kasanın fiziksel hacmini belirtir. Gerçekten akıl alır gibi değil. Yani ben o kayadaki birikim murç izine bakarken aslında böyle asırlık şifrelenmiş 3 boyutlu bir mimari planı falan okuyorum. Kesinlikle öyle. Peki diyelim ki matematiği çözdüm ben, çarpanı buldum, adımları falan doğru saydım ve tam olarak kazmam gereken o spesifik noktaya ulaştım. Ama yani mantıken düşünüldüğünde bu eşkıyalar ve antik mimarlar falan matematiği çözen birilerinin günün birinde oraya ulaşabileceğini de biliyor olmalı. Tabii ki hesaplıyorlar onu. Hatta şifreyi kendi içlerinde kırabilecek hainlerin çıkma ihtimalini bile biliyorlardır. Yani asıl savunma hattı sen o hedefi bulduktan sonra başlamalı. Bu da bizi doğrudan fizik ve mühendislik biliminin en karanlık yüzüyle karşı karşıya bırakıyor aslında. Şifre sadece seni kapıya getiren bir haritaydı zaten. Kapıdan sonrası ise tam bir fizik sınavı. Özellikle antik dönem kral mezarları veya büyük eşkıya gömülerindeki o mekanik savunma sistemleri falan mühendisliğin çok vahşi birer örneğidir. Ne tarz tuzaklar bunlar? Olay sadece karanlık bir kuyuya düşmekten falan ibaret değil. Dönen merdiven sistemleri tasarlamış adamlar. Nasıl yani bildiğin dönüyor mu? Evet, ağırlık merkezinizi o yanlış bir basamağa verdiğiniz an basamak bir eksen etrafında dönerek sizi altındaki boşluğa bırakıyor. Veya sahte kapakların arkasına gizlenmiş bir anda üzerinize tonlarca ağırlıkta kum boşaltan kum havuzları falan vardır. O da fena. Oklar, çift taraflı kılıçlar falan da var bildiğim kadarıyla. Ama notlarda benim aklımı asıl uçuran şey bu su tuzakları oldu. Ah evet, onlar inanılmazdır. Ya gömü yapılıyor falan, sonra kilometrelerce öteki bir gölden veya yeraltı su kaynağından pişmiş toprak künklerle, yani o antik kil borularla oraya su taşınıyor. Yanlış bir kapağı çektiğinde odaya saniyeler içinde su doluyor. Peki bunu nasıl başardılar ya? Yüzlerce yıl toprağın altında kalan o kil borular çürümeden nasıl dayanıyor? Elektrik yok, su pompası yok. 100 yıl sonra o mekanizma nasıl hala aktif kalabiliyor? Suyun o künkler içinde çürümeden veya sistemi çökertmeden bekleyebilmenin sırrı kusursuz bir yalıtım ve vakum prensibinde yatar. Vakum mu? O devirde mi? Evet,
Doğru eğimle yerleştirilen o borular aslında tamamen kapalı bir hidrolik devre falan oluşturur. Sistemin yıllarca aktif kalabilmesinin asıl sırrı ise enerji kaynağıdır zaten. Nasıl bir enerji kaynağı kullanıyorlar? Bu mekanizmalar dışarıdan bir enerjiye falan ihtiyaç duymaz. Motor yoktur, pil yoktur. Sistemin motoru doğrudan yer çekimidir. Tetikleyicisi ise içeri giren kişinin ta kendisidir. Yok artık, yani benim kendi ağırlığım kendi sonumu hazırlıyor resmen. Asırlık tıkacığı veya kilidi serbest bırakır bir anda. Eyvah eyvah. Tepede birikmiş olan o tonlarca suyun potansiyel enerjisi, yer çekiminin o devasa gücüyle birleşip saniyeler içinde odayı doldurur. Doğa yasalarını sana karşı silah olarak kullanmışlardır adamlar. İnanılmaz bir zeka ya. Ama hikaye burada da bitmiyor tabii. Bitmez tabii ki. Diyelim ki ben çok şanslıyım falan veya çok dikkatliyim, o su tuzağından kurtuldum, kılıçlardan sıyrıldım, fiziksel tüm o engelleri aştım. Tam böyle kasaya uzandığım o anda. Fizik kuralları yerine kimyaya ve toksikolojiye falan bırakıyor bu defa. En tehlikeli kısım orası işte. Yani en ölümcül o görünmez muhafızlar devreye giriyor. Programın ta başında bahsettiğim o kimyasal silah sahnesi tam da burasıydı aslında. Kesinlikle. Yani fiziksel tuzaklar gözle falan görülebilir ama kimya görünmezdir. Yüzyıllardır o anlatılan meşhur tılsımlı altın ya da lanetli hazine efsanelerinin falan bilimsel olarak deşifre edildiği yer burası işte. Ya evet, hep o hikayeleri dinleriz. Birisi hazineyi bulur ama kısa süre sonra böyle ağzından burnundan kan gelerek, derisi falan dökülerek ölür. Halkta şey der, altının tılsımı onu çarptı. Tılsım çarptı derler, aynen. Oysa o kişi eşkıyaların o paraların üzerinde döktüğü zehirlerin kurbanı olmuştur. Özellikle civa, arsenik ve kurşun gibi zehirlerin. Peki neden civa? Yani neden altının üzerine sıvı civa falan dökerler ki? Sade dokunsun da zehirlensin diye mi yapıyorlar bunu? Orada çok zekice bir kimyasal tepkime var aslında. Bir amalgamasyon süreci. Civa altınla temas ettiğinde altının o parlak, o göz alıcı sarı rengini soldurur anında. Onu mat kurşun gibi böyle değersiz görünen bir metale falan dönüştürür. Ha, yani kamuflaj da var işin içinde. Aynen. Hedef iki aşamalıdır orada. Birincisi, bulan kişi bunu değersiz bir taş falan sanıp bırakabilir. Mantıklı. İkincisi de eğer altın olduğunu anlar ve böyle çıplak elle avuçlamaya falan başlarsa civa saniyeler içinde deriden emilir, doğrudan kana karışır ve merkezi sinir sistemini o geri dönüşümsüz bir şekilde tahrip eder. Tüylerim ürperdi, yemin ediyorum. Bir de kapalı alan meselesi var bu raporlarda. Sadece altınların üzeri değil, havanın kendisi de bildiğim bir silah. Tabii ki. Yüzlerce yıl boyunca oksijensiz tamamen kapalı kalmış bir mahzen falan düşün. İçerideki organik materyaller çürürken orada karbon monoksit, işte hidrojen, sülfür ve metan gibi inanılmaz zehirli gazlar biriktiriyor. Ve bu gazlara ek olarak mağaralardaki o yarasa dışkılarından veya çürüyen tahtalardan falan üreyen histoplazmozis mantarı vardır bir de. O ne yapıyor tam olarak? Bu ölümcül bir mantar türüdür. Sen o mağaranın kapağını açıp böyle heyecanla içeri daldığında ciğerlerine sadece zehirli bir gaz kokteyli falan çekmezsin, aynı zamanda milyonlarca mantar sporunu da çekersin. Felaket gerçekten. Beynine oksijen falan gitmemeye başlar, şiddetli halüsinasyonlar falan görürsün, boğulma hissi yaşarsın orada. Sonra da halüsinasyonlar içinde kendini dışarı atıp içeride canavarlar vardı falan, beni cinler boğmaya çalıştı dersin. Yani o efsanelerdeki Mısır firavunlarının laneti falan dediğimiz şey de tam olarak bu mu aslında? Kesinlikle o. Hatta iş sadece gazlarla bitmiyor. Analizler bronz çağına kadar uzanan gömüllerde bile baldıran otu, beladonna ve efedrin gibi bitkisel zehirlerin kullanıldığını gösteriyor bize. Bronz çağında bile mi? Evet, hava almayan bir küpün içinde falan bu toksinler asırlarca aktif kalabiliyor maalesef. Ya burada notlarımda sürekli karşıma çıkan iki kavram var. Portatif XRF cihazları ve gaz kromatografisi falan. Modern bilim insanları bu ölümcül kimyasal tuzakları nasıl aşıyor? Bu cihazlar sahada ne işe yarıyor ki? Olayı o efsanelerden bilime taşıyan asıl cihazlar bunlar zaten. Portatif XRF yani X ışını floresans cihazı adeta bir bilim kurgu filmi aleti gibidir. Nasıl çalışıyor peki? Cihazı o matlaşmış altına tutarsın falan, cihaz metale X ışınları fırlatır. Bu ışınlar altının veya üzerindeki o kimyasalın atomlarını uyarır. Atomlar enerji yayarak geri yansır. Hı hı.
Bu yansıma cihazın ekranında civanın veya arseniğin o görünmez parmak izini anında ortaya çıkarır. Yani dokunmadan o zehrin orada olduğunu anlarsın sen. Çok iyiymiş ya. Peki o gaz kromatografisi falan o ne yapıyor? O da kapalı bir odaya girilmeden önce o havadan alınan numuneyi falan analiz eder. Gazları böyle bileşenlerine ayırır ve içeride metan veya hidrojen sülfür falan olup olmadığını sana söyler. Yani bilim bildiğin o lanetin yüzündeki o korkunç maskeyi çekip alıyor ve altından sadece böyle son derece hesaplı ölümcül bir biyokimya falan çıkıyor. Tam olarak öyle. Ama benim kafama takılan asıl büyük soru şu, madem ellerinde bu kadar kusursuz bir mühendislik ve muazzam bir kimya bilgisi falan var, neden her şeyi böyle doğaüstü bir şemsiyenin altına saklıyorlar ki? Ne demek istedin? Yani neden sürekli olarak tılsım, cin veya lanet hikayeleri falan uydurup halkın arasına yayıyorlar durduk yere? Çünkü insan zihnini hacklemek, fiziksel bir tuzak falan kurmaktan çok daha ucuz ve etkilidir aslında. Ha, işin psikolojik boyutu. Aynen. Burada psikoloji ve folklor bilimi devreye. Bir hazineyi sakladığında falan onu korumak için başına ölene kadar bir nöbetçi dikemezsin sonuçta, değil mi? Dikemezsin tabii. Fiziksel tuzaklar bir noktada eskiyebilir veya hani çok zeki biri tarafından falan çözülebilir. Ama korku dediğimiz şey hiçbir bakım falan gerektirmeyen, asırlar boyunca kendi kendini kopyalayarak büyüyen nihai bir güvenlik duvarıdır. Şu meşhur definecilik folkloru falan denen şeyin temeli bu o zaman. Kaynaklarda şeyden bahsediliyor, bu dünya kelamı etmeme tabusundan. Define ararken asla konuşulmazmış. Konuşulursa işte tılsım bozulur falan, altın kömüre dönüşürmüş. Bunun bile çok derin bir psikolojik altyapısı falan var değil mi? Hem de nasıl? Antik çağlara, ta Sibirya şamanlarına falan kadar uzanan bir ritüeldir bu aslında. Şamanlarla ne ilgisi var ki defineciliğin? Şaman avcıları ormanda falan ruhları ve avı ürkütmemek için mutlak bir sessizlik içinde avlanırlardı. Zamanla bu inanç falan form değiştirerek hazine avcılarının o psikolojik bir savunma mekanizmasına dönüştü. Sessiz olalım ki cinleri uyandırmayalım mantığı yani. Kesinlikle sessiz olmalıyız ki o doğaüstü varlıkları falan uyandırmayalım. Hazineleri saklayan o eşkıyalar ve krallar falan insan psikolojisini bildiğin modern bir davranış bilimci kadar iyi analiz etmişlerdi. Bak şöyle bir analoji kursak aslında, eğer o kayanın altındaki cıva dolu küpler falan, dönen merdivenler ve su tuzakları bu ölümcül güvenlik sisteminin donanımı, yani bildiğimiz donanım kısmıysa, Güzel benzetme. o halkın arasına fısıldanan lanet, tılsım ve cin hikayeleri de bu sistemin yazılımıdır diyebiliriz. Yani insanın bilinçaltına yüklenen bir virüs gibi. Kusursuz bir tanım oldu bu. Yazılım olmadan donanım falan tek başına hiçbir zaman yeterli olmaz. Doğru. Dağdaki bir çobanın falan o kayanın altını eşelemesini engellemek için senin gidip devasa bir su tuzağı falan kurmana gerek yok ki. Sadece o kayanın lanetli olduğu efsanesini yayman yeterli o bölgede. Çoban zaten oraya 100 metreden fazla yaklaşmaz bile korkudan. Aynen öyle. Bu insanlık tarihindeki en başarılı algı yönetimi operasyonlarından biridir bence. İnanılmaz gerçekten ya. Bütün bu notları masada böyle bir araya getirdiğimizde şunu çok net görebiliyoruz. Bir dağ başında falan veya eski bir harabede gördüğümüz o işaretler, garip semboller falan asla basit karalamalar değil. Değil, kesinlikle. Her birinin arkasında bir kültürün zihin haritasını falan yansıtan o derin tarihsel semiyoloji var. O sembolleri santimetrelere ve adımlara dönüştüren gizli bir metrik, matematik falan var. Evet. Pusuya yatan ölümcül bir toksikoloji var ve insanın en temel duygusu olan korkuyu yöneten bir psikolojik folklor var. Hepsi tek bir amaca falan hizmet ediyor. Yani serveti korumak ve izinsiz gireni yok etmek. Bütün bu bilimlerin tek bir kayanın falan üzerinde bu kadar entegre bir şekilde kullanılması, o dönemin insanların falan doğayı ve bilimi nasıl kendi çıkarları doğrultusunda manipüle ettiklerinin en büyük kanıtıdır zaten. Kesinlikle öyle. O yüzden bizi dinlerken, bir dahaki sefere doğada yürürken falan bir kayanın üzerinde eksik yapraklı bir çiçek, anlamsız gelen bir tabanca veya ne bileyim bir yılan figürü falan gördüğünde durup bir kez daha düşün. O taşın altında sadece gömülü bir altın falan yatmıyor.
Orada yüzyıllar öncesinin bilimsel dehası yatıyor. Ölümcül bir biyokimya laboratuvarı ve insanın algısıyla oynayan bir psikoloji şaheseri yatıyor. Ve eğer o dili okumayı falan başarırsan, sana yazılı tarihin kitaplarında falan asla yer almayan, çok daha karanlık ama bir o kadar da büyüleyici bir hikaye anlatmaya başlarlar. Gerçekten öyle. Ya bütün bu derinlemesine analizden sonra falan benim kafamda tek bir soru yankılanıyor şu an. Nedir o? Eğer antik suçlular, eşkıyalar veya krallar falan servetlerini korumak için böylesine karmaşık o disiplinler arası bir bilim ağı kurdularsa Evet. ve biz bunu yıllarca sadece büyü veya tılsım falan sanıp geçtiysek, Evet. bugün hala efsane, mucize veya doğaüstü olay diyerek falan kestirip attığımız o diğer tarihsel gizemlerin altında acaba daha neler neler var? Henüz XR cihazlarıyla falan toksikolojiyle veya o modern mühendislik vizyonuyla bakmadığımız hangi antik teknolojiler hala birer masal kılığında karşımızda duruyor, bunu bir düşünün. Şöyle bir şey hayal etmeni istiyorum. Diyelim ki ormanda gezerken eski bir mağarada bir küp altın buldun. Herkesin hayali. Aynen. O sevinçle altınları eve götürüyorsun, işte bir ay boyunca harcıyorsun, zenginliğin tadını çıkarıyorsun falan derken bir gün görünürde kesinlikle hiçbir sebep yokken akciğerlerin iflas etmeye başlıyor. Ve ortalıkta öyle filmlerdeki gibi fırlayan zehirli oklar ya da üzerine yuvarlanan dev kayalar falan da yok. Kesinlikle yok. Sadece senin bedenin var ve 40 günlük geriye sayan kusursuz bir biyolojik saat var. Üstelik o altını senden alıp bakkalda, pazarda harcayan herkes de aynı sessiz, açıklanamaz sonu paylaşıyor. Ya işte bu anlattığın senaryo öyle abartılı bir Hollywood kurgusu değil. Anadolu ve Balkan coğrafyasına kazınmış çok gerçek ve hani bir o kadar da karanlık bir tarihsel stratejinin ta kendisi. Bugün önümüzde duran toksikolojik adli analiz raporları, Osmanlı'nın son dönemine ait istihbarat belgeleri, güncel adli arkeoloji rehberleri ve hatta nesilden nesile aktarılan o gizli defineci notları var ya. Evet, o sararmış defterler. Aynen. Onlar bize toprağın altındaki bu sessiz savaşın aslında ne kadar korkunç boyutlarda olduğunu gösteriyor. İşte elimizdeki bu zengin kaynaklarla bugünkü derinlemesine incelememizde eşkıya gömülerinin o görünmez muhafızlarını, yani o ölümcül zehirleri konuşacağız. Antik kimyagerlerin dağdaki haydutlarla nasıl bir araya geldiğini, bu tuzakların ardındaki biyolojik mekanizmaları ve yüzyıllardır uyuyan bu kimyasal saatli bombaların modern adli bilimle nasıl deşifre edildiğini inceleyeceğiz. Hazırsan doğrudan konunun kökenine dalalım. Çünkü karşılaştığımız tablo hani öyle basit birkaç yol kesicinin işi olamayacak kadar sistematik. Kesinlikle öyle. Yani işin tarihsel bağlamına bir bakarsak, mesela o efsanevi Volchan Voyvoda veya Pop Martin gibi isimler var ya. Definecilerin dilinden düşmeyen isimler. Evet işte. Bu grupların etrafında şekillenen organizasyonlar aslında sıradan haydut çeteleri değildi. Yanlarında haritacılar, mühendisler ve en önemlisi kimyagerler barındıran tam teşekküllü paramiliter yapılardı. Vay canına. Ve bu zehirleme kültürü de onların sıfırdan icat ettiği bir şey değil. Bu, doğrudan Bizans İmparatorluğu'nun devlet hazinelerini ve kutsal emanetlerini koruma doktrininden devralınmış bir miras aslında. Yani Bizans'tan eşkıyalara geçen bir devlet sırrı diyorsun. Aynen öyle. Bizans sarayındaki o simyacılar, metalleri korozyondan koruyan ama insan derisine temas ettiğinde anında ölümcül reaksiyon veren bileşikler üretme konusunda yüzyıllara yayılan bir uzmanlığa sahipti. Eşkıyalar da bu formülleri bir şekilde ele geçirip kendi amaçları için modernize ettiler. O halde ortada çok ciddi bir bilgi transferi var. Saray simyasından dağdaki eşkıyanın cephanesine uzanan bir köprü. Ancak kaynakları okurken bu stratejinin temelinde yatan o gecikmeli ölüm prensibi beni mantıksal bir çıkmaza sürükledi. Neden? Ya düşün, eğer kurban parayı bulduktan 40 veya 45 gün sonra ölüyorsa, o hazine çoktan mağaradan çıkarılmış, harcanmış ve pazarlara dağılmış demektir. Evet. Hazineyi gerçekten korumak isteyen biri hırsızı o mağarada, yani kapağı açtığı saniyede öldürecek bir mekanizma kurmaz mı? Altınlar elden gittikten sonra hırsızın ölmesi eşkıyanın ne işine yarıyor ki?
Bak bu çok rasyonel bir soru ama eşkıyanın planı bireyi değil doğrudan toplumu hedef alıyor. O bahsettiğin gecikmeli ölüm aslında devasa bir sosyolojik mühendislik projesi. Nasıl yani sosyolojik mühendislik derken? Şöyle düşün. Kasabada bir adam aniden zengin oluyor, etrafa altınlar saçmaya başlıyor. Herkes ona imreniyor falan ama 40 gün sonra adam aniden kan kusarak ölüyor. Tamam. Sonra o altını alan kasap da 40 gün sonra ölüyor. Paraya temas eden herkes sırayla korkunç şekillerde can veriyor. O dönemin inanç dünyasında köylülerin mikrobiyolojiden veya ağır metallerden haberi yok ki. Doğru. Onlar için tek bir rasyonel açıklama var. Bu gömü lanetli. Onu cinler ve şeytanlar koruyor. Hadi canım. Yani adamlar hazineyi korumak için fiziksel bir duvar örmek yerine halkın zihnine tamamen psikolojik bir duvar örüyorlar. Aynen öyle. Kurbanın kendisi efsaneyi yayan bir virüs haline geliyor aslında. Birkaç kişinin ölümüyle yaratılan bu büyük korku efsanesi, o mağarayı nesiller boyunca hiç kimseye bir kuruş bile ödemeden koruyan mükemmel bir savunma kalkanına dönüşüyor. Ya bu gerçekten dahice. Korku tarihteki en kalıcı ve en masrafsız güvenlik görevlisi. Gömüyü sadece o anlık hırsızdan değil, 100 yıl sonraki torunundan da korumuş oluyorlar. Hedef tam olarak bu zaten. Psikolojiyi hacklemek. Bu stratejinin o psikolojik dehasını anlıyorum ama işin fiziksel boyutunu, yani bu 45 günlük laneti sağlayan mekanizmayı daha derinlemesine incelememiz lazım bence. Yüzlerce yıl toprağın altında, onca nemin ve suyun içinde bu maddeler nasıl aktif kalabiliyor? Eski dönem kimyasal teknikleri nelerdi ve bugün biz bu maddelerin türleri hakkında neler biliyoruz? İşin o kısmı tamamen inorganik kimya ile alakalı. Eşkıyaların en sık başvurduğu temel silahlar doğada bozulmayan ağır metallerdi. Zaman organik materyallere, işte ahşabı falan çürütür ama bir ağır metali yok edemez. Yani toprak altında bozulmuyorlar. Asla. Hani arkeolojik bulgularda Güney Afrika'da 60 bin yıl öncesine ait taş ok uçlarında bile hala inorganik zehir kalıntıları tespit edilebiliyor. Düşün yani. 60 bin yıl mı? İnanılmaz. Evet. Dolayısıyla Osmanlı'nın son döneminden kalma birkaç yüzyıllık bir küpün içindeki ağır metal dün sürülmüş kadar tazedir. Ve burada genellikle iki ana kimyasal aktör karşımıza çıkıyor: cıva ve arsenik. Kaynaklardaki Osmanlı adili belgeleri de zaten özellikle arsenik trioksit kullanımından sıkça bahsediyor. Bunun o dönemde nasıl elde edildiği ve nasıl uygulandığı kısmı gerçekten çok çarpıcı. Tabii o dönemin kimyagerleri doğada bulunan arsenik sülfür cevherlerini, ki halk arasında buna ızırnık otu derler, bunları alıp çok yüksek sıcaklıklarda kavuruyorlar. Bu işlem sonucunda beyaz arsenik dediğimiz arsenik trioksit tozunu elde ediyorlar. Bu madde tamamen tatsız ve kokusuzdur. Hiçbir şekilde fark edemezsin. Sikkelerin arasına katman katman bu beyaz tozdan serpiştiriyorlar. Bildiğin pudra şekeri gibi döküyorlar yani paraların arasına. Aynen öyle. Ardından işin içine asıl tehlike, yani cıva giriyor. Altın ve gümüş paralar topraktan yapılmış küplere doldurulup aralarına arsenik katıldıktan sonra üzerine saf sıvı cıva dökülüyor. Of, çok fena. Bitmedi, son aşama çok kritik. Küpün ağzı bal mumu, reçine ve kil karışımıyla gram hava almayacak şekilde sıkıca mühürleniyor. İşte o mühürleme anı aslında yüzyıllarca sürecek bir kimyasal reaksiyonun fitilini ateşliyor. Çünkü civa oda sıcaklığında sıvı olan ama çok hızlı buharlaşma eğilimi gösteren aşırı agresif bir metal. Kesinlikle. Yüzyıllar boyunca o mühürlü toprak küpün içinde civa sürekli buharlaşıyor, gümüş ve altınla amalgam reaksiyonuna giriyor falan. Kapalı alan olduğu için içeride muazzam bir zehirli gaz basıncı birikiyor. Yani o kapağı açan defineci sadece bir hazine sandığı açmıyor aslında. Havası alınmış, basınçlı bir kimyasal reaktörün kapağını aralıyor. Bu biyofiziksel sürecin tam bir özeti işte. Adam kapağı açtığı an yüzyıllardır hapsolmuş, yoğunluğu inanılmaz seviyelere çıkmış o civa buharı doğrudan kurbanın yüzüne çarpıyor. İlk büyük darbeyi hemen solunum yollarından alıyor zaten. Ki adam o sırada karanlıkta ya da meşale ışığında altınların o parlaklığına kapılmış, heyecanla ellerini küpün içine daldırıyor. Evet ve kazı yapmaktan muhtemelen elleri terlemiş, derisindeki gözenekler iyi de açılmıştır. O tatsız ve kokusuz arsenik trioksit tozu derideki o terle buluştuğu an çözünmeye başlıyor.
Ve epidermal tabakadan bir sünger gibi emilip doğrudan kana karışıyor. Peki bu iki ağır metal kana karıştıktan sonra kurbanın bedeninde yani hücresel düzeyde tam olarak neler yaşanıyor? Neden adam orada anında ölmüyor da haftalar süren bir çöküş gerçekleşiyor? Çünkü ağır metallerin birincil hedefi hücrelerimizin enerji üretim santralleri olan mitokondrilerdir. Arsenik, hücrenin biyolojik enerji üretme sürecini, yani ATP üretimini moleküler düzeyde bloke eder. Bu hani şalterin aniden kapanması gibi bir şey değil. Daha çok bir telefon bataryasının yavaş yavaş, gün gün tükenmesi gibidir. Acı verici bir süreç. Yani o 40 günlük süre aslında mitokondrilerin iflas etme süresi. Aynen öyle. İlk haftalarda kurbanda sadece böyle bir halsizlik ve açıklanamayan şiddetli mide krampları görülür. Zamanla arsenik kalp kaslarında birikmeye başlar ve ölümcül ritim bozukluklarına, aritmilere yol açar. Civa ne yapıyor peki bu sırada? O da eş zamanlı olarak iş başında. Solunan o civa buharı akciğer dokusundaki proteinleri denatüre eder. Yani dokunun yapısını tamamen bozar. Definecilerin kendi aralarında ciğerlerin sönmesi dedikleri o korkunç aşama işte tam olarak budur. Akciğerler artık oksijen transfer edemez hale geliyor yani. Kurban haftalar sonra adeta karada boğularak hayatını kaybediyor. Gerçekten korkunç. Evet, kelimenin tam anlamıyla karada boğuluyor. Ya bu anlattıkların sadece kimyasal bir tuzak falan değil. İnsan biyolojisinin sınırlarını çok iyi hesaplamış bir işkence yöntemi. Ancak incelediğimiz o analiz raporlarında beni daha da şaşırtan bir başka detay var. Bütün bu ağır metallerin, inorganik tuzakların yanında bir de eşkıyaların botanik cephaneliği var. Ah, evet, flora. Anadolu florasının halüsinatif ve paralitik bitkileri, yani doğanın kendi biyolojik silahları. Çok doğru. Eşkıya kimyagerleri sadece yeraltı madenlerini değil, yerüstü florasını da gerçekten kusursuz okuyabiliyordu. İnorganik zehirler kadar kalıcı olmasalar da mühürlü, oksijensiz ve o ışıksız mağara ortamlarında yüzlerce yıl aktif kalabilen çok güçlü botanik alkaloidler kullandılar. Bunların başında da Conium maculatum gelir. Yani baldıran otu, Sokrates'in de bu zehirle öldüğünü biliyoruz aslında. Bu bitkinin özütünün paralara sürülmesinin ardındaki mekanizma da inanılmaz. Bildiğim kadarıyla baldıranın aktif maddesi konin adı verilen bir alkaloid değil mi? Kesinlikle. Eşkıyalar bu baldıran köklerini ezerek elde ettikleri o yoğun ve karanlık özütür özel bir bağlayıcı reçine ile sikkelerin yüzeyine sıvıyorlardı. Konin alkaloidi deri yoluyla emildiğinde doğrudan merkezi sinir sistemindeki motor reseptörleri hedef alıyor. Ve felç başlıyor. Evet, ama öyle sıradan bir felç değil, ayaklardan başlayıp yavaş yavaş diyaframa doğru tırmanan bir felç. Fakat eşkıyaların bu bitkiyi seçmesinin çok spesifik, çok psikolojik bir nedeni daha var. Nedir o? Konin zehirlenmesinde kurbanın yüz kasları asimetrik ve çok korkunç bir şekilde kasılır. Tıpta biz buna risus sardonicus, yani sardonik gülümseme diyoruz. Hadi canım. İşte o efsane tam da burada yeniden besleniyor. Köyde bir adam hazine buluyor, haftalar sonra ölüyor ve cesedinin yüzünde kas katı, ürkütücü, şeytani bir tebessüm var. Defineci notlarındaki o adamı cinler güldürerek boğdu hikayesinin bilimsel altyapısı bu demek ki. Aynen öyle. Mitolojinin kimyayla birebir buluştuğu an diyebiliriz buna. Ve madem bu cinlerden, şeytanlardan falan bahsediyoruz, eşkıyaların insan zihnini doğrudan hedef alan en sinsi silahına da değinmemiz lazım. Güzel avrat otu mu? Evet, Atropa belladonna, yani güzel avrat otu. Ya bu güzel avrat otunun atropin ve skopolemin içerdiğini biliyoruz aslında. Bu maddeler günümüzde tıpta çok kontrollü dozlarda kullanılıyor falan ama o mağaralardaki durum çok farklı değil mi? Fazlasıyla farklı. Skopolemin kan-beyin bariyerini çok hızlı geçebilen bir alkaloiddir. Eşkıyalar bu bitkinin özlerini özellikle böyle küçük, havasız mahzenlere veya sandıkların içine yerleştiriyordu. O kapalı alanda buharlaşan yoğun skopolemin ve atropin havasını soluyan kurban, tıpta antikolinerjik toksidrom dediğimiz çok ağır bir kriz durumuna girer. Bu durumun en belirgin özelliği de nedir biliyor musun? Halüsinasyonlar mı? Tam üstüne bastın. Görsel ve işitsel çok ama çok şiddetli halüsinasyonlar. Kişi gerçeklikle bağını tamamen koparır, derin bir delirium haline geçer.
Bekle. O zaman bu bilgi nesillerdir defineciler arasında dolaşan o meşru doğaüstü hikayelerin bütün gizemini çözüyor. Hani diyorlar ya, mağaraya girdik, altınların üzerinde dev yılanlar geziyordu veya bizi 3 harfliler kovaladı falan. Evet, veya duvarlardan garip sesler geliyordu. Aynen. Bunların hiçbiri paranormal bir olay falan değil. Bu adamlar skopolamin buharı yüzünden hayatlarının en ağır, en karanlık kimyasal halüsinasyonunu, yani resmen bir bad trip yaşıyorlardı. Eşkıyalar hedefi fiziksel olarak öldürmeden önce aklını elinden alıp onu delirtiyor ve dışarı salıyor. Çok doğru bir tespit. Köye dönen bu delirmiş adamın anlattığı hikayeler o mağaraya bir daha kimsenin yaklaşmamasını garanti altına alıyor işte. Sadece efsane de yaratmıyorlar, aynı zamanda insan psikolojisini devasa bir biyolojik güvenlik duvarı olarak kullanıyorlar. Gerçekten akıl almaz bir kurgu. Ancak tüm bu ustaca kurulmuş antik tuzaklara rağmen bugün modern bilim bu karanlık labirente çok farklı bir ışık tutuyor. Artık elimizde o eski definecilerin karanlıkta el yordamıyı aradığı türden bir çaresizlik yok. Kesinlikle yok. Bu da bizi şuna getiriyor. Eğer bu ağır metaller ve alkaloidler hala bu kadar aktifse ve mağaralarda buharlaşıyorsa, günümüzde adli arkeologlar bu kazılardan nasıl sağ çıkıyor? Yani eski dönem definecileri kendilerini korumak için mağaraya girmeden önce padişah macunu yediklerini veya yüzlerine kendi idrarlarına batırdıkları bezleri bağladıklarını falan anlatır kaynaklarda. Bu halk yöntemleri gerçekten işe yarıyor mu? Hayır, kesinlikle hayır. Öncelikle o halk efsanelerine bir değinelim. İdrarlı bez kullanımı muhtemelen 1. Dünya Savaşı'ndaki klor gazı saldırılarından halk arasına sızmış, yanlış kopyalanmış bir bilgidir. Hani amonyak korur mantığıyla mı? Evet, klor gazına karşı amonyak belki zayıf bir filtre olabilir ama yüzünüze bağladığınız amonyaklı bir bez, havada asılı duran civa buharını veya o hücre zarına nüfuz eden atropin moleküllerini falan asla durduramaz. Ağır metaller karşısında bu yöntemler kelimenin tam anlamıyla intihardır. Zaten padişah macunu yemek falan ağır metale karşı nasıl bir koruma sağlayabilir ki? Çok mantıksız. Hiçbir işe yaramaz. O yüzden bugün modern adli arkeologlar sahaya indiklerinde artık hurafelerle değil, bilimle hareket ediyorlar. Yanlarında taşınabilir XRF yani X ışını floresans spektrometreleri taşıyorlar. Ya ben bu cihazı duymuştum. Cihazın çalışma prensibi sanırım bir metali diğerinden ayırmaktan çok daha kompleks bir şey. Bize biraz bu mekanizmayı açar mısın? Nasıl oluyor da kayaya hiç dokunmadan içindeki zehiri anında görebiliyor? Şöyle ki, XRF cihazı hedefe çok yüksek enerjili X ışını fotonları gönderir. Bu fotonlar yüzeydeki atomların iç yörüngesindeki elektronları yerinden koparıp atar. Dış yörüngedeki elektronlar da bu boşluğu doldurmak için içeri düştüğünde her elemente özgü spesifik bir floresans enerjisi yayarlar. Cihaz bu yayılan enerjiyi hani bir tür akustik yankı gibi düşün bunu yakalar ve elementin kimliğini anında tespit eder. Yani cihaz saniyeler içinde burada civa var, aman dikkat et, burada arsenik var diyebiliyor. Aynen öyle. Ancak tabii burada da bazı limitler var. Mağara duvarlarındaki yüksek nem veya topraktaki o yoğun mineralizasyon bu yankıları dağıtabilir. O yüzden cihazın okunması yine de ciddi bir uzmanlık gerektirir. Peki ya organik zehirler? Hani inorganik ağır metalleri anladık da baldıran otu veya güzel avrat otu gibi o bitkisel alkaloidlerin kalıntıları XRF'le falan nasıl tespit ediliyor? Onlar o kadar kolay bulunabiliyor mu? İşte orada XRF işe yaramaz. Orada devreye GCMS giriyor. Yani gaz kromatografisi ve kütle spektrometresi. Bu sistemin çalışma prensibi gerçekten muazzamdır. Nasıl çalışıyor? Kolondan geçirilerek ayrıştırılır, ardından bu moleküller iyonize edilir, yani elektrikle yüklenir ve çok güçlü bir manyetik alandan geçirilir. Tamam. Bu manyetik alan, iyonları kütlelerine göre büker ve sıralar. Şöyle düşün, bu devasa bir makinayı oluşturan milyonlarca parçayı tek tek tartarak o makinanın ne olduğunu bulmaya benzer. İnanılmaz bir analoji. Yani bu teknoloji sayesinde 2000 yıllık bir objenin üzerindeki baldıran otu molekülünün kütlesini ölçüp onun kimyasal parmak izini kesin olarak kanıtlayabiliyoruz. Kesinlikle. Yani modern bilim, eşkıyanın yüzyıllar önce paraların üzerine sürdüğü o görünmez zırhı molekül molekül atom atom parçalarına ayırıyor. Tabii teknoloji olmadan da o dönemde bu tehlikeleri anlamanın görsel yolları varmış. Kaynaklardaki o semiyolojik yani işaret bilimiyle ilgili uyarılar çok net.
Doğru. Eşkıya grupları, kendi adamları ileride o bölgeye geri döndüğünde yanlışlıkla tuzaklara düşmesin diye çok spesifik işaretler bırakmıştırlar. Kayalara kazınan o meşhur akrep motifi bunun en bilinen örneğidir. Akrep doğrudan zehir mi simgeliyor? Evet, akrep, dokunursan seni sokar ve yavaş yavaş öldürürüm demenin antik yoludur. Genellikle %90 oranında zehirli gaz veya ağır metal tuzağını simgeler. Ayrıca fiziksel belirtiler de vardır. Diyelim girdiğiniz bir madende taşların etrafında yoğun yeşil bir oksitlenme tabakası görüyorsunuz. Yeşil kireçlenme gibi bir şey mi? Aynen. Bu içerideki bakır alaşımlarının sülfür veya arsenikle reaksiyona girdiğinin, ortamın kimyasal olarak hala çok aktif olduğunun bağıran bir kanıtıdır. Oradan hemen uzaklaşmak gerekir. Ama biliyor musun, kaynaklarda beni en çok ürperten detay neydi? Bazen ortamda eşkıyanın sürdüğü hiçbir zehir falan olmamasına rağmen doğanın kendi hazırladığı ölümcül bir biyolojik tuzakla karşılaşılmasıydı. Şu mağaralardaki yarasa dışkısı meselesi. Histoplazma capsulatum. Bu konunun mikrobiyolojik ve inkar edilemez şekilde en az bilinen boyutudur aslında. Evet, bu mantar sporları. Nasıl bir mekanizması var bunun? Yüzyıllarca kapalı kalmış, hiç hava sirkülasyonu olmayan o derin mağaralarda büyük yarasa kolonileri yaşar. Zamanla zeminde biriken yarasa guanosu, yani dışkısı, bu spesifik mantar türü için mükemmel, adeta sıcak bir kuluçka merkezine dönüşür. Ve hiçbir şeyden haberi olmayan, hazine hayali kuran defineci o mağaraya girip toprağı heyecanla kazmaya başladığında aslında devasa bir mikrobiyolojik bulutu tetiklemiş oluyor, değil mi? Aynen öyle. Havalanan o toz bulutunun içindeki mantar sporları definecinin akciğerlerine anında yerleşir. Tıpta histoplazmozis adı verilen bu hastalık, akciğer dokusunu içten içe yavaş yavaş parçalamaya başlar. Ve işin ilginç yanı nedir biliyor musun? Nedir? Belirtilere baktığınızda arsenik zehirlenmesiyle neredeyse birebir aynıdır. Halsizlik, kan kusma, şiddetli nefes darlığı ve birkaç hafta içinde gelen kaçınılmaz ölüm. Köylüler bu durumu gördüğünde yine o malum efsaneye sığınır ve gömünün tılsımı adamı çarptı derler. Oysa ortada ne Bizans kimyası var ne de eşkıya tuzağı var. Sadece 1000 yıllık yarasa dışkısı ve ölümcül bir mantar sporu. Doğa o efsaneyi kendi yöntemleriyle yaşatmaya devam ediyor aslında. Kesinlikle. Tılsım falan değil, tamamen mikrobiyoloji. Tüm bu anlattıklarımızdan sonra aslında o çocukluğumuzda izlediğimiz Indiana Jones filmlerindeki o mekanik tuzakların, işte fırlayan okların falan ne kadar naif ve basit kaldığını görebiliyorum. Bizi asıl korkutan şey üzerimize yuvarlanan devasa bir taş değil, hücrelerimizin içine gizlice sızıp enerji santrallerimizi kapatan metaller, zihnimizi paramparça eden alkaloidler ve akciğerlerimizi yiyip bitiren görünmez mantar sporları. Bu stratejiler sıradan bir hazine koruması falan değil, insanın hem biyolojisini hem de sosyolojisini hackleyen devasa bir sistem. Tam olarak öyle özetleyebiliriz. Yani eşkıya paraları sadece toprağa gömülmüş birer servet değildir. Onlar arkasında çok derin bir tarihi ve kimyasal bilgi birikimi barındıran, kurbanını hem bedenen yok etmeye hem de ondan toplum içinde bir mitoloji yaratmaya programlanmış kusursuz antik saat mekanizmalarıdır. Gerçekten müthiş. Bu çok aydınlatıcı ve bir o kadar da ürpertici bir tartışmaydı. Ama bugünkü derinlemesine incelememizi kapatmadan önce, kaynaklarda geçmeyen ama bu bilimsel gerçeklerin ışığında zihnimde yankılanan, tüyler ürpertici bir düşünceyi senle ve bizi dinleyenlerle baş başa bırakmak istiyorum. Dinliyorum. Şöyle bir düşünelim. Bugün o gelişmiş XRF veya GCMS cihazlarıyla hiçbir laboratuvar testinden falan geçirilmeden yasa dışı kazılarla topraktan çıkarılmış binlerce obje var etrafta. El altından satılmış, şu an belki de çok seçkin bir antika dükkanının loş ışıklarında yeni müşterisini bekleyen ya da bir koleksiyonerin salonundaki o şık kadife kaplı vitrinde gururla sergilenen o eşkıya sikkeleri. Acaba o görünmez, asırlık Bizans ölüm öpücüğünü, yani o arsenik ve cıva tabakasını hala sessizce üzerlerinde taşıyor olabilirler mi? Belki de o Sarp dağlardaki lanet hiçbir zaman yok olmadı, sadece şekil değiştirip o şık vitrinlerin camlarından sızarak modern dünyamızın tam ortasına yerleşti.
O zehir şu an o vitrinin tam ortasında duruyor ve kimse onu göremiyor. Bunu kendi başınıza bir düşünün. Bu gizemli ve karanlık dünyanın haritasını bizimle birlikte okuduğunuz için teşekkürler. Şöyle bir düşün. Eline eski sararmış bir Osmanlı define haritası geçiyor. Herkesin çocukluk hayali değil mi? Kesinlikle öyle. Haritanın üzerinde çok net bir talimat var. Diyor ki, kayadaki işaretten itibaren tam 120 adım yürü. Çok klasik bir talimat. Evet, sen de yüzünü hedefe dönüyorsun, heyecanla o 120 adımı sayıyorsun. Sonuca ulaştığında ve o kazmayı toprağa vurduğunda altını tam 26 metre ıskalamış oluyorsun. Hem de en az 26 metre. Neden mi? Çünkü o altını gömen adamlar, hani o yüzyıllar önce haritayı çizen kişiler, arazide senin gibi yürümüyordu. Kesinlikle. İşin bütün sırrı da burada zaten. Bugün masamızdaki bu derinlemesine incelemede elimizdeki dosyayı açtığımızda karşımızda sadece dağlarda altın çalan, sağa sola kılıç sallayan sıradan bir grup haydut yok. Kesinlikle yok. Bambaşka bir profilden bahsediyoruz. Yani arazinin topografyasını, o dönemin ölçü birimlerini ve insan psikolojisini eğip büken adamlar bunlar. Dağları adeta devasa birer şifreleme makinesine dönüştüren kriptografi dehaları var karşımızda. Volçan Voyvoda gibi efsanevi isimlerin geride bıraktığı belgeler, Osmanlı metroloji kayıtları ve usta definecilerin saha analizlerini konuşacağız bugün. Açıkçası o 120 adımlık hüsran senaryosu aslında bu adamların kurduğu sistemin tam merkezindeki güvenlik duvarı. Yani eşkıyalar bu şifreleme mekanizmasını inşa ederken devlete ait o karmaşık yapıyı alıp tamamen kendi lehlerine çevirdiler. O dönemki ölçü sistemlerinin karmaşıklığından bahsediyorsun değil mi? Aynen öyle. Biliyorsun o dönemde standart hani bugün kullandığımız metre gibi herkesin kullandığı tek bir sistem yok. Doğru, her şeyin ölçüsü farklı. Tabii mesela bina veya kale yapımında 75,77 santimetrelik zirai mimari kullanılıyor. Ama çarşıya inip kaba bir kumaş alacağın zaman 68 santimetrelik çarşı arşını devreye giriyor. İnanılmaz bir karmaşa. Bitmedi. İpek gibi daha hassas, pahalı mallarda 65,25 santimetrelik endaze ölçüsü var. Yani ortada zaten sürekli dönüşen, farklı meslekler için farklı işleyen, devasa bir yasal ölçü kaosu bulunuyordu. O kaotik yapıda azınlık kökenli bu eşkıya çetelerine harika bir yasal boşluk sağladı o zaman. Çok doğru. Yani çete, haritayı kendi arasında elden ele dolaştırırken ya da dağ başındaki kayalara o işaretleri kazırken şunu çok iyi biliyordu bence. Devletin adamları bu metinleri bulduğunda kendi bildikleri zirai mimari veya çarşı arşınıyla okumaya çalışacaklar. Aynen öyle. Devletin zabitleri veya işte askerleri bu haritaları ele geçirdiğinde tüm adımlama hesaplarını o standart resmi arşınlar üzerinden yapıyorlardı. Eşkıyalar ise bu takip ağına düşmemek için o kriptometroloji adını verdiğimiz kapalı devre sistemi kurdular. Nedir tam olarak bu sistem? Kendi aralarında sabit, değişmez bir adım ölçüsü belirlediler ve bunu tam 78 santimetreye sabitlediler. 78 santimetre. Neden peki bu rakam? İşin zekice kısmı şuydu zaten. Bu 78 santimetrelik ölçü normal bir insanın anatomik olarak yürüyüş adımından ki o da yaklaşık 70-75 santim falandır. Sadece birkaç santimetre daha uzundu. İnanılmaz. Yani fark edilmesi çok zor bir detay. Aynen. Çete üyeleri kendi aralarındaki o şifreli yazışmalarda bu icat ettikleri 78 santimetrelik standarda bilerek arşın diyorlardı. Kavramları birbirine geçiriyorlar. Kesinlikle. Dışarıdan o arşive bakan bir zabitin veya askerin zihnini tamamen bulandırıyorlardı. Sen arşın okuyorsun ama adamın arşını senin arşının değil. Ya bu tamamen bozuk bir cetvelle kocaman bir ev inşa etmeye benziyor. Düşünsene, haritadaki o 120 adımlık mesafe talimatı senin normal bir yürüyüşle kat edeceğin mesafeden her adımda biraz daha sapıyor. Hem de katlanarak sapıyor. 120 adımın sonunda oluşan o 26 metrelik fark, hani düz ve asfalt bir yolda yürürken bile çok büyük bir sapma. Ama sarp kayalıkların, uçurumların ve sık ormanların olduğu bir Anadolu topografyasında hedefin yanından bile geçememek demek bu. Kesinlikle çok haklısın. Belki o sapma yüzünden bambaşka bir kör vadiye giriyorsun veya uçurumun tamamen yanlış tarafında kalıyorsun. Tabii o bozuk cetvel mantığı
Sadece öyle dümdüz yürüme talimatlarında kullanılmadı. Dağlardaki kayalara kazınan her bir figürün içine matematiksel bir virüs gibi yerleştirildi bu sistem. Şifreli semboller devreye giriyor yani. Aynen öyle. Eşkıya semiyolojisinde mesela kayaya kazınmış bir tabanca veya kuş figürü sadece orada altın olduğunu söyleyen bir reklam tabelası değildir. Değil midir? Ne anlama geliyor peki? O figürlerin her biri arazinin topografyasıyla entegre çalışan fonksiyonel birer hesap makinesidir aslında. Yok artık. O kadar detaylı mı? Kesinlikle. Diyelim ki kayada bir tabanca figürü buldun. Definecilikte saha analizleri bize burada 7 katsayısı kuralı denilen bir formülün işlediğini gösteriyor. 7 katsayısı mı? Evet. Öncelikle o tabancanın namlu boyunu milimetrik olarak ölçersin. Namlu boyu diyelim ki tam 10 santimetre geldi. Bunu 7 katsayısıyla çarparak 70 adım sonucunu elde edersin. Tamam, hesabı yaptık ama hangi adımla yürüyeceğiz? İşte can alıcı nokta burası. Yürünecek olan adım az önce bahsettiğimiz o gizli 78 santimetrelik çete adımıdır. Normal adımla değil. Tam orada araya gireyim. O zaman tabancanın o kayaya nasıl resmedildiği, yani namlunun ne durumda olduğu da bu matematiğin bir parçası olmalı. Hani sonuçta her detay bir şifre dedin. Harika bir noktaya değindin. Gerçekten de sembolün fiziki durumu mesafenin ölçeğini tamamen manipüle ediyor. Yani namludan ateş çıkıp çıkmaması bütün denklemi değiştiriyor. Aynen öyle. Tabanca eğer patlamamış, yani namlusundan duman veya ateş çıkmayan, ateşlenmemiş şekilde resmedildiyse bu kısa menzilli bir hesaplamayı işaret eder. Seni o 78 santimetrelik adımlarla yaklaşık 26-27 metrelik bir çapa gönderir. Ancak tetiğe basılmış, namlu ucunda ateş tasvir edilmiş patlamış bir tabancaysa katsayı sistemi bir anda genişliyor. Menzil uzuyor yani. Kesinlikle uzuyor. Senin namlu istikametinde en az 44-45 adım uzağa, arazinin çok daha derin bir noktasına fırlatıyor. İnanılmaz. Başka sembollerde de var mı bu durum? Olmaz mı? Mesela Ermeni çetelerinin sıkça başvurduğu kuş, tavuk veya civciv figürlerinde de benzer bir şifreleme zinciri görüyoruz. Onlarda hesap nasıl oluyor? Orada adımlama mesafesini veren anahtar şeydir, tavuğun kafasındaki ibik sayısıdır. İbik sayısını tespit edersin, sonra çetenin o bölgedeki özel algoritmasına göre bunu bazen 72 santimetrelik, bazen de 120 santimetrelik özel büyük adım dediğimiz birimlerle çarpman gerekir. 120 santimlik adım mı? Bayağı büyükmüş. Belgelerde falan da çok geçiyor bu şifreler galiba. Tabii, sıklıkla karşımıza çıkan bir rakam dizisi var mesela 39, 11, 29, 19. İnsanlar bunları tarih veya sandık sayısı zannediyor. Değil mi? Hayır, hiç alakası yok. Bunlar doğrudan arazide çizilecek zigzakların adımlama rotalarının kripto kodlarıdır. Ama bir saniye, burada benim çok aklıma yatmayan bir şey var. O kayaları işleyen eşkıyanın sahada karşılaştığı o fiziksel gerçekliği de düşünmemiz lazım. Nasıl yani? Şöyle düşün, yüzlerce yıl önce elinde sadece murç ve çekiçle o sarp kayalıklara tırmanmış bir adamdan bahsediyoruz. Evet, O tabancanın namlusunu kayaya kazarken sadece 1 veya 2 milimetrelik kaba bir işçilik yapsa ya da zamanla o kaya rüzgardan, yağmurdan falan aşınsa, doğru. bu katsayılar yüzünden arazide metrelerce, belki de onlarca metrelik bir hedef sapması yaşanmaz mı? Kendi servetlerini korumak için bu kadar kırılgan, yani tek bir milimetrelik hatada çökecek bir sistem kurmaları biraz o dönemin zekasıyla çelişmiyor mu sence? Çelişmezdi aslında. Çünkü o dönemdeki usta işaretçiler bu senin dediğin riski, yani tek bir oymanın aşınma riskini veya el titremesiyle oluşacak hatayı çok ama çok iyi biliyorlardı. Yani buna karşı bir önlem mi almışlar? Kesinlikle. Bu sistemi asla ve asla o kayadaki işaretin yalnızlığına terk etmediler. Kayadaki o matematiği yüzyıllar boyunca yerinden oynamayacak, aşınsa bile varlığını sürdürecek devasa bir mekanizmayla eşleştirdiler. Topografyanın kendisiyle mi? Ta kendisiyle, coğrafyayla. İşaretler sadece yatay düzlemdeki bir yürüyüş mesafesini vermiyor yani. Bulunduğun bölgenin 3 boyutlu canlı bir haritası onlar. Anladım. Sadece şu yöne git demiyor yani. Aynen. O patlamamış tabanca veya eksik yapraklı bir papatya işareti seni öyle dümdüz bir ovaya yönlendirmez.
Hesabın sonunda seni mutlaka jeolojik bir dengeleyiciye çıkarır. Doğal bir referans noktasına. Evet, mesela bir şelaleye, iki derenin birleştiği bir çatala ya da yazın kuruyan mevsimsel bir su gözesine. Ya sistem aslında kendi sağlamasını coğrafyayla yapıyor o zaman. O tabanca namlusu sana 70 adım yürü dediğinde sen 78 santimetrelik adımlarla yürürken ufak bir hesap hatası yapsan bile Aynen öyle. 68. veya 75. adımda o bahsedilen şelaleye ya da dere yatağına zaten çarpıyorsun. Şelale senin referans noktan oluyor. Hani su kaynağı sana bu yönlendirmenin doğru çalıştığını teyit ediyor. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle doğru anlıyorsun. Suyun ve arazinin o teyit mekanizması definecilik analizlerinin en kritik aşamasıdır açıkçası. Neden? En kritik kısmı su. Şundan dolayı düz duvarda kusursuz hesaplanmış bir adım mesafesi, yürünecek rota sarp bir dağ yamacı olduğunda tamamen farklı bir geometriye bürünür. Doğru. Yokuş yukarı adım boyu kısalır sonuçta. İnanır mısın, bugünün harita mühendisleri gibi çalışıyorlardı. Hadi canım, o kadar da değil. Lazerleri yok sonuçta bu adamların. Lazer metreleri yoktu belki ama arazideki gölge boylarını, demir çubukları ve dönemin o hassas su terazilerini kullandılar. Yükseklik farkını yatay uzaklığa böler ve yüzle çarparak arazinin o gerçek yürüme katsayısını bulurlardı. İnanılmaz, gerçekten. Bildiğin trigonometri yapıyorlar dağ başında. Özellikle o şelale arkası mağaralar var ya, bu coğrafi mühendisliğin zirvesidir işte. Ne var o mağaralarda? Filmlerdeki gibi mi gerçekten? Çok daha tehlikeli, bahar aylarında karlar eriyip sular coştuğunda şelale tam bir su perdesi oluşturur ve o arkasındaki devasa mağara girişini tamamen yutar. Göremezsin bile. Kurak mevsimde ise su çekilir ve asıl kasa o giriş ortaya çıkar. Ve o mağaraların içindeki tuzaklar da işte bu bahsettiğimiz kusursuz 3 boyutlu düşüncenin ürünüdür. Bak, o tuzakların mekaniğine mutlaka girmemiz şart. Çünkü anladığım kadarıyla orada adım ve arşından çıkıp insan bedeniyle ölçülen kulaç sistemine geçiyoruz ve işin içine çok ölümcül bir mühendislik giriyor. Kesinlikle. Kulaç ölçüsü özellikle derin kuyularda ve o uzun tünel geçişlerinde eşkıyanın en sevdiği kalibrasyon aracıydı. Neden kulaç kullanıyorlar tünelde? Çünkü belgelerde mesela 10 kulaç derinlik talimatını okuduğunda bu sadece kasanın yerini söylemez sana. Aynı zamanda o kasanın etrafına örülmüş mekanik şiddetin sınırlarını da şifreler. Mekanik şiddet derken? Tuzaklardan bahsediyorsun. Evet. 10 kulaçlık bir kuyu derinliği aynı zamanda yeraltı su seviyesinin basıncını hesaplayarak kurulmuş bir mekanizmaya işaret eder. Eşkıyalar, kayaların içine paslanmayan bronz veya kurşun ağırlıklarla gergili halatlar çekerdi. Yok artık, bunu o dönemde mi yapıyorlar? Aynen öyle. O 10 kulaçlık sınırda öyle bir basınç plakası kurarlardı ki eğer adımlamayı ve derinlik şifresini bilmeyen biri gidip oraya basarsa suyun veya toprak altı dengesinin serbest bıraktığı tonlarca ağırlık anında harekete geçerdi. Duvara gizlenmiş mekanik mızrakları tetiklerdi mesela. İnanılmaz bir sistem. Bu adamlar sadece altın saklamıyordu yani. Hayır, kesinlikle hayır. Fizik kurallarını, kaldıraç sistemlerini ve suyun hidrostatik basıncını kullanarak belki 100 yıl boyunca orada hiç bozulmadan bekleyecek uyuyan katiller inşa ediyorlardı. Düşünsene, her şeyin kusursuz hesaplandığı, matematiğin ve ölümcül mühendisliğin iç içe geçtiği bir sistemde ilerliyorsun. Tüm o şifreleri çözdüğünü sanıp tam hedefe ulaşıyorsun. Ve tam orada karşına eşkıyanın insan psikolojisiyle oynadığı o devasa oyun çıkıyor. Görkem tuzağı, değil mi? Ta kendisi. Saatlerce konuştuğumuz o milimetrik hesapların tam zıttı olan devasa figürler var ya hani, dağlara kazınmış kocaman işaretler. Görkem tuzağı zaten açgözlülüğün ve insan doğasının zayıflığının dümdüz istismar edilmesidir. Nasıl çalışıyor bu tuzak sahada? Şöyle anlatayım. Sen sarf bir vadide yürürken kayalıklara kazınmış 2 metrelik devasa bir haç veya kanatlarını açmış dev bir kartal figürüyle karşılaştığında insan zihni anında o illüzyona kapılıyor. Bütün odağını, enerjini o devasa işarete veriyorsun ve hemen oranın altını kazmaya başlıyorsun. Çünkü çok bariz, çok görkemli duruyor. Altın kesin buradadır diyorsun.
Aynen öyle. Oysa o büyük işaret çoğunlukla sadece o vadinin genel bir kasa alanı olduğunu gösteren kaba bir dikkat dağıtıcıdır. Asıl hedef nerede peki? Asıl şifre, asıl kilit o dev kartalın gölgesinde kalmış, belki de 10 metre yandaki sıradan bir kayanın dibine çekiçle açılmış tırnak ucu büyüklüğündeki murç izidir. Sadece ufak bir oyuk yani. Evet, çeteler gömü yaparken üçleme sistemi adını verdikleri katı bir güvenlik protokolü uygulardı zaten. Nedir o üçleme? Birinci aşama, az önce dediğimiz o dev kartal veya asırlık bir meşe ağacı gibi devasa doğal işarettir. Dikkat çekmek için. Evet, ikinci aşama yön veren çete sembolü, yani bir tabanca veya baltadır. Ve üçüncü aşamada o yemin sembolü olan görünmez murç izidir. Asıl kasa sadece ve sadece o ufak oyuğun altındadır. Biliyorsun, bu anlattığın yapı bilgisayar bilimlerindeki o açık anahtarlı şifreleme, yani public ve private key mimarisinin 19. yüzyıl dağlarındaki birebir yansıması aslında. Gerçekten çok güzel bir benzetme bu. Nasıl yani? Biraz açsana. Yani şöyle düşün, o devasa kartal işareti veya büyük asırlık ağaç, vadiden geçen herkesin rahatça görebileceği açık anahtar, yani public key. Varlığı ortada, herkes bakıp görebilir ama şifreyi çözmeye, yani kasayı açmaya yetmez. O kayanın kenarındaki ufacık murç izi ve eşkıyanın zihnindeki o 78 santimetrelik gizli adım ölçüsü var ya, Evet. o da sadece sistemi kuranların bildiği özel anahtar, yani private key. Bu ikisi bir araya gelmeden, birbirine entegre olmadan o kasa asla ve asla açılmıyor. Çok doğru. Hatta çok daha ilerisi de var bu sistemin. Daha ne olabilir ki? O özel anahtarı kullanan çete üyesinin rotasını teyit etmesi için doğayı ikincil bir doğrulama cihazı gibi kullandılar. Bir nevi günümüzdeki 2 faktörlü kimlik doğrulama gibi düşün bunu. Telefonlarımıza gelen onay kodu gibi mi? Doğada nasıl oluyor o? Şöyle oluyor. Murç izi sana güney-batıya doğru ilerlemeni söylüyor diyelim. Sen o bölgeye 10 yıl sonra geri döndüğünde doğru eksende olup olmadığını anlamak için cebinden pusula falan çıkarmazsın. Neye bakarsın peki? Gittiğin o rotadaki yaşlı ağaçların gövdelerine bakarsın. O ağaçlar sadece belli bir yöne yosun tutmuştur veya o patikadaki karınca yuvalarının mutlaka güneye bakan ağızlarına bakarsın. Harika detaylar bunlar. Yani doğanın o biyolojik ritmi senin matematiksel rotanı doğrudan doğrular. Tabii bu devasa topografik oyunlar eşkıya gruplarına özgüdür. Ermeni gömü tekniklerine baktığımızda bu kadar derin bir coğrafi integrasyon veya o ölümcül mekanik tuzakları falan pek görmeyiz. Evet, Ermeni gömülerindeki temel fark, tehcir sürecinin getirdiği o kaçınılmaz aceleyle alakalı sanırım. Ve tabii alanın kısıtlılığı etrafında şekilleniyor olması. Kesinlikle. Onlar öyle devasa şelaleleri veya ulaşılmaz uçurumları değil, doğrudan evin içindeki veya bahçedeki geometriyi merkeze alıyorlar. Çok doğru. Ermeni gömüleri tamamen hane içi ve o yakın çevre matematiğiyle kurgulanmıştır. Göç zorunluluğu nedeniyle eşkıyalar gibi haftalarca sürecek mağara sistemleri kazacak ya da su basınçlı karmaşık tuzaklar kuracak zamanları yoktu adamların. Ne yapıyorlardı peki zamanları kısıtlıyken? Onların kullandığı matematik sığ gömü üçgenlemeleri üzerine kuruluydu. Maksimum 30 santimetre derinlikte topografyadan ziyade daha mimari bir referansla saklama yaptılar. Evin içi dediğin yerler nereler? Mesela evin içindeki ocak altı, eşik taşı veya bahçedeki kör kuyuyla yaşlı bir ağaç arasında sanal bir geometri kurdular hep. Eşkıyadan tamamen farklı bir kafa yapısı. Aynen. Eşkıya işaretleri seni bir vadinin kilometrelerce uzağına yönlendirirken Ermeni işaretleri, ki bunlar genelde eksik yapraklı bir çiçek veya küçük bir ibrik motifi falandır, sadece o evin sınırları içindeki kilit noktayı gösteren lokal bir pusula görevi görürdü. Hedef farklı yani. Hedef farklı ama kurulan o üçgenleme zekası inanılmaz derecede keskin, ikisinde de. Tüm bu haritaları, o şifreli ölçü birimlerini ve doğayla kurulan acımasız mühendisliği bir araya getirdiğimizde tablonun ne kadar devasa olduğu ortaya çıkıyor aslında. Kesinlikle. Düşünsene, Osmanlı'nın o karmaşık zirai mimari veya çarşı arşını sistemlerini tamamen reddedip kendi 78 santimetrelik ölçülerini yaratan adamlar bunlar.
Kayaya vurdukları her bir çekiç darbesini şelalenin akışıyla, toprağın eğimiyle falan hesaplayan zihinler. Çok zekice kurgulanmış her şey. Ve görkem tuzağıyla insanın en büyük zaafını, yani o saf açgözlülüğünü ona karşı bir silah olarak kullanmayı akıl etmişler. Bir altını toprağın altına saklamanın, böyle sıradan kılıçlı haydutluktan çıkıp tam zamanlı bir kriptografi ve harita mühendisliğine dönüşmesi gerçekten sarsıcı bir gerçeklik. Biliyor musun, bizi asıl sarsması gereken şey, bu kadar zeki adamların bile hesaplayamadığı, müdahale edemediği çok daha yıkıcı bir değişkenin varlığı aslında. Hangi değişkenden bahsediyorsun? Şundan bahsediyorum. Tüm o 78 santimetrelik kusursuz adımlamalar, 44 adım menzilli patlamış tabancalar, o 10 kulaç derinlikteki su basınçlı mızrak tuzakları falan diyoruz ya. Evet. Bunların hepsi o günün jeolojik koordinatlarına göre kusursuzca işliyordu. Tam orada araya gireyim. Ama aradan yüzyıllar geçti. Yani coğrafya o adamların yüzlerce yıl önce haritayı çizdiği günkü halinde durmuyor ki. Çok doğru. Üzerinde durduğumuz topraklar, sürekli hareket eden devasa fay hatları, her yıl yatağını biraz daha değiştiren nehirler ve dağ yamaçlarını yavaş yavaş silip süpüren erozyonlarla dolu canlı bir laboratuvar aslında. Dünya değişiyor sonuçta. Aynen. Belki de o eşkıyanın üzerine mükemmel 3911 şifresini kurduğu şelale var ya, 10 yıllar önce olan bir depremle tamamen kurudu gitti. Veya o mağaranın girişi devasa bir toprak kaymasıyla yer altına gömüldü. Çok mantıklı. Ağaçlar çürüdü, yosunların yönü belki iklim değişikliğiyle tamamen kaydı. Kesinlikle. O adamlar ne kadar kusursuz bir şifreleme yapmış olurlarsa, Anadolu'nun o acımasız ve sürekli değişen fiziksel tektoniği bu şifrenin bütün algoritmalarını kalıcı olarak bozdu aslında. Ya doğanın yüzyıllara yayılan bu yavaş değişimi aslında eşkıyanın o çok güvendiği özel anahtarlarını yavaş yavaş tek tek silip yok etti o zaman. İnsanın zihnini zorlayan asıl soru da tam olarak burada gizli bence. Nedir o soru? O haritaları çizenler mi tarihin en büyük şifreleyicileriydi, yoksa bütün o insan ihtirasını, altınları, kusursuz ölçü birimlerini ve devasa mağaraları kendi içinde yavaş yavaş öğüten, yerini değiştiren ve her şeyi nihai bir gizeme dönüştüren doğanın ta kendisi mi? Gerçekten üzerinde çok düşünülmesi gereken bir konu bu. Bu araştırmamızı kapatırken bu soruyu zihninizin bir köşesine bırakıyoruz. Bugüne kadar dağlara, kayalara ve o kurumuş dere yataklarına baktığınız o sıradan bakış açısının artık tamamen değiştiğine eminiz. Bizi dinlediğiniz ve bu yüzlerce yıllık topografik şifrelerin izini bizimle sürdüğünüz için teşekkür ederiz. Filmlerdeki o klasik hazine avı sahnelerini biliyorsun değil mi? Maceraperest kahramanımız karanlık bir mağaraya girer, elindeki fenerin ışığı devasa bir altın yığınına vurur. O epik müzik girer arkadan. Aynen öyle. O heyecanla koşup altın sikkelerden bir avuç alır, parmaklarının arasından böyle dökülüşünü izler falan. Çok tatmin edici bir andır Eni. Kesinlikle. Ama gerçek hayatta o sahnenin sonu pek öyle bitmiyor maalesef. Çok haklısın. Bugün seninle birlikte masamızdaki şu kaynaklara, sararmış defineci günlüklerine, Volçan Voyvoda belgelerine ve eşkıya kriptografisi üzerine akademik analizlere baktığımda o kahramanın hikayesi aslında çok karanlık bitiyor. Epey kimyasal ve dehşet verici bir son diyebiliriz buna. Aynen öyle. O kahraman o altınlara çıplak elle dokunduğu için muhtemelen haftalar sonra akciğerleri parçalanarak ölecek. Bugün senin için hazırladığımız bu derinlemesine incelemede Anadolu eşkıya efsanelerinin, o meşhur define haritalarının pek bilinmeyen ölümcül yüzüne dalıyoruz. Altın tutkusunun arkasındaki o biyokimyasal savunma sistemleri yani. Tam olarak bu. Özellikle de eşkıya paralarının üzerine dökülen zehirlerin o akla ziyan dünyasını deşifre edeceğiz. Hazırsan başlayalım. Tamam, hadi şu 45 gün meselesinden başlayalım. En çok merak edilen konulardan biri bu. Yani bir sikkeye dokunuyorsun ve hiçbir şey olmuyor ta ki haftalar sonra ciğerlerin iflas edene kadar. Bu bana biraz Hollywood fantastisi gibi geliyor. Bir zehir nasıl bu kadar sinsi olabilir? Doğru. Dışarıdan bakıldığında kulağa tamamen bir şehir efsanesi gibi geliyor. Ama masamızdaki adli analizlere baktığımızda durum çok farklı. Karşımızda sadece dağlarda yol kesen kaba saba adamlar yok.
Kimyager eşkıyalar var sanki. Aynen öyle. Zamanının çok ötesinde pratik kimya bilgisine sahip, hatta bu bilgiyi nesilden nesile aktaran ekipler var karşımızda. Fakat zehirlerin yapısına geçmeden önce o mağaraya ilk adımını attığında karşılaştığın uyarı sistemini anlamamız lazım. Hani şu meşhur işaretler falan mı? Evet. Bu adamlar bu ölümcül tuzakları kurup öylece bırakmamışlar. Kendi adamlarının veya o haritayı okuyacak olan yoldaşlarının o tuzağa düşmemesi için inanılmaz disiplinli bir uyarı dili geliştirmişler. Yani burası tehlikeli girme tabelasının antik versiyonları gibi bir şey mi bu? Tam isabet. Bu kayıtlara göre mağara duvarlarındaki veya kayalardaki o hayvan figürleri sadece sanatsal birer dokunuş değil. Bunlar düpedüz tehlike piktogramları. Bak bu çok mantıklı aslında düşününce. Diyelim ki yeraltı mahzeninin girişinde veya tünelin tavanında kayaya oyulmuş bir akrep işareti gördün. Definecilik terminolojisinde bunun tek bir anlamı var. İçeride kimyasal bir tehlike var. Odanın havası zehirli olabilir veya paranın üzerinde zehir var demek mi bu? Kesinlikle. Doğrudan kimyasal bir uyarısıdır akrep. İşte işin gerçekten ilginçleştiği yer burası bence. Günümüzde kimyasal madde taşıyan kamyonların üzerindeki o kuru kafa sembolünü düşün. Veya nükleer radyasyon işaretini. Aynen. Akrep işareti de bu adamların evrensel biyolojik tehlike amblemiymiş resmen. Okuduğum notlarda sadece akrep de değil, yılan figürlerinden de çokça bahsediliyor. Doğru yoldasın ama her yılan figürü aynı anlama gelmiyor maalesef. Eğer kayaya oyulmuş yılanın ağzı açıksa ve dili dışarıdaysa bu çok spesifik bir uyarıdır. Zehirli mal. Yani doğrudan altının veya eşyanın üzerine kimyasal sürülmüş. Evet, gömünün kendisi doğrudan temas edildiğinde bedene zarar verecek şeylerle kaplanmıştır. Bir de o yüz figürleri var biliyorsun. Aa evet, şu kayalara oyulmuş adeta çığlık atan insan veya şeytan yüzleri. O figürün ağzı açıksa, bağırıyorsa falan. Sadece mekanı korkutucu göstermek için yapılmıyor onlar. Kesinlikle bunun sadece estetik olmadığını anladığımda tüylerim ürperdi benim. Bu figürler resmen psikolojik bir harp taktiği. Bağıran yüz, zehirli veya mekanik bir tuzağın tam o noktada aktif olduğunu haykırıyor aslında. Çok doğru. Dişleri görünen bir açık ağız ise çok daha karanlık bir mesaj taşıyor. Buradan sağ çıkamazsın. Tüyler ürpertici gerçekten. Madem dili dışarıda yılan ile bu kadar kesin ölüm uyarıları yapıyorlar, korudukları şey de basit bir tuzağı olamaz zaten. Olamaz tabii. O sikkelerin üzerine dökülen ve yüzyıllar boyunca etkisini yitirmeyen o zehirlere gelirsek, işte orada antik biyokimyacıların dehşet verici zekasıyla karşılaşıyoruz. Tam da odaklanmak istediğim nokta bu aslında. Çok detaylı inceleyelim bunu. Bu eşkıyaların kullandıkları zehirlerin türleri tam olarak nelerdi? Notlara baktığımızda çok spesifik maddeler görüyoruz. Adamlar altını öylece sandığa atıp bırakmıyorlar. Üzerine çok özel solüsyonlar döküyorlar. Ceva ve zehirli bitki özleri gibi şeyler geçiyor kaynaklarda. En yaygın kullanılanı elementel civa, çeşitli arsenik sülfitleri ve doğadan topladıkları kıpgüçlü bitki özleri. Özellikle boğan otu ve güzel avrat otu kullanılıyor. Güzel avrat otu şu göz bebeklerini büyüten zehirli bitki değil mi? Ta kendisi. İçindeki atropin inanılmaz zehirlidir yüksek dozda. Ama anlamadığım şey şu, diyelim ki ben o altını elime aldım. Metalin üzerindeki bir sıvı benim derimden nasıl geçip de kana karışabilir? Derimiz sonuçta öyle kolay geçirgen bir şey değil, bir zırh görevi görüyor. Derimiz bir zırhtır, bu doğru. Ama bazı kimyasallar içinde mükemmel bir süngerdir aslında. Ağır metaller falan mı? Aynen öyle. Özellikle ağır metaller ve yağda çözünen toksinler için. Masadaki bulgulara göre altınların üzerine bu bitkilerin konsantre özlerini öyle suyla karıştırıp sürmüyorlar. Hayvansal yağlarla, mesela domuz veya ayı yağıyla ya da bitkisel reçinelerle karıştırıp paranın üzerine sıvıyorlar. Vay canına, yani bir nevi krem gibi bir şeye dönüştürüyorlar. Çok iyi bir benzetme. Krem kıvamında bir zehir. Sen o altın sikkeye dokunduğun anda parmak uçlarındaki o doğal vücut sıcaklığı ve ter bu zehirli reçineyi hafifçe eritiyor. Ve yağ bazlı olduğu için deri bariyerimi kandırıp doğrudan içeri sızıyor. Tam isabet. Derinin altındaki kılcal damarlara ulaşması inanın sadece birkaç saniye sürüyor. Emilim cilt yoluyla anında gerçekleşiyor. İnanılmaz sinsi bir tuzak bu. Ama asıl kan dondurucu olan başta bahsettiğimiz o 45 günlük ölüm süreci.
Kayıtlar buna Bizans zehri geleneği diyor. Açıkçası bu kısım bana hala mantıksız geliyor. Vücuduma bir zehir girdiyse ya beni hemen öldürür ya da terle, idrarla falan bir şekilde atarım bunu. Bir zehir vücutta haftalarca bekleyip sonra nasıl harekete geçebilir? Saatli bomba değil ki bu, insan biyolojisi. İşte işin sırrı da bu zehirlerin kimyasal yapısında yatıyor. Bu zehirler özellikle yağda çözünen ağır metal türevleri kana karıştığında hemen kalp krizine veya felce yol açacak şekilde çalışmıyor. Ne yapıyor peki? Vücut bu ağır metalleri ve yüksek yoğunluklu bitkisel alkaloidleri hemen dışarı atamaz. Onun yerine karaciğerde ve deri altı yağ dokularında depolar. Zehir adeta vücudunda bir süre kuluçkaya yatar. Bekle vücut kendi yağ dokusunda zehri hapsediyor yani geçici olarak. Evet, haftalar geçtikçe kişi hareket edip o yağları metabolize ettikçe zehir yavaş yavaş ve sürekli olarak kana karışmaya devam eder. En sonunda birikir ve toksik eşiği aşar. Ve o noktada organları vurmaya başlıyor. Aynen öyle. Hedef organ da genellikle akciğerlerin o incecik kılcal damarlarıdır. Zehir bu damarları tahrip etmeye başlar. Yaklaşık 40-45 gün sonra kurban kelimenin tam anlamıyla iç kanama geçirerek kendi kanında boğularak feci şekilde can verir. Yok artık. Yani zehri bir kerede değil, damla damla kendi yağın üzerinden kendine enjekte ediyorsun gibi bir şey bu. Kesinlikle çok acı verici ve yavaş bir süreç. Peki neden anında öldüren bir şey kullanmıyorlar? Hazinelerini korumak istiyorlarsa anında öldürmesi daha mantıklı değil mi? Neden bu kadar karmaşık bir yola başvurmuşlar? Tamamen psikolojik terör yaratmak için. Düşünsene, defineyi çalan kişi oradan uzaklaşıyor, ganimeti bulduğu için kutlamalar yapıyor, günlerce kendini güvende hissediyor. Gitti paraları harcamaya başladı hatta. Evet, köyünde, kasabasında gayet mutlu. Ama bir ay sonra aniden açıklanamaz bir hastalık başlıyor. Ateşleniyor, kan kusuyor ve korkunç bir şekilde ölüyor. Anladım. O altına dokunan lanetlendi diyecek herkes. Kesinlikle. Bu diğer definecilere ve yerel halka verilen çok daha büyük bir mesaj. Doğaüstü bir güç peşinize düştüğü imajı yaratıyorlar. Vay arkadaş. Adamlar kimyayı mitoloji yaratmak için kullanmışlar resmen. Böcek ilaçlarının sinir sistemini felç etmesi gibi çalışıyor bu toksinler. Temas yoluyla insan böcek ilacı yani. Çok iyi yakaladın. Çalışma prensibi tam olarak bu. DDT gibi zehirler de ciltten emilir biliyorsun. Doğru. Peki ya o oklar? Tünellerde yanlış bir taşa bastığında fırlayan o mekanik ok tuzakları falan var ya haritalarda geçen. Onlar işin daha da mühendislik isteyen kısmı. Onların da ucunda zehir var biliyoruz. Ama o karanlık ve nemli mağarada, üzerinden belki 100 yıl, belki 200 yıl geçmesine rağmen o ok ucundaki zehir nasıl havaya karışıp uçmuyor veya çürümüyor? O zehri yüzyıllar boyunca taze tutmak için kullandıkları yöntem, bu adamların saklama ve yalıtım konusunda ne kadar ileri olduklarını kanıtlıyor aslında. Okun ucunu o yoğun zehre buladıktan sonra onu kalın bir tabaka domuz yağı ile kaplıyorlar. Domuz yağı mı? Neden özellikle domuz yağı kullanıyorlar? Çünkü domuz yağı yapısı gereği çok yoğundur. Oda sıcaklığında, hele ki o serin mağaralarda tamamen katı kalır. Organik maddeler için mükemmel bir oksijensiz, yani anaerobik ortam yaratır. Havayla temasını kesiyor. Aynen, zehrin oksijenle temas edip kurumasını, bakteri üreterek çürümesini engelliyor, moleküler yapısının bozulmasının önüne geçiyor. Ya zehri dış dünyadan tamamen yalıtan bir kalkan gibi. Bir saniye. Yani domuz yağı aslında o zehri paketlemek için kullanılan antik bir streç film falan mı? Bildiğimiz kapsülleme teknolojisi bu. Harika bir analoji, tam olarak antik bir kapsülleme. Karanlık, rutubetli bir tünelde 200 yıl sonra bile o mekanizma çalışıp ok fırladığında o yağ tabakası hala oradadır. Ve oksana çarptığında o tabaka parçalanıyor herhalde. Evet, şiddetle hedefe çarpıp parçalanıyor. Notlar çok net uyarıyor zaten bu konuda. O ok seni göğsünden vurup doğrudan öldürmese bile, karanlıkta sadece bacağını sıyırıp geçse bile işin biter diyor. Derini küçücük çizse bile mi? Kesinlikle. Çünkü o yağ parçalandığı an altındaki o taze, ıslak zehir anında o açık yaradan kılcal damarlara ve kana karışır. Ve sanırım bu o demin bahsettiğimiz 45 günlük zehirden çok daha hızlı etki ediyor. Çok daha hızlı. Yarım saat içinde sinir sistemi çöker.
Çizikten ölüm diyebiliriz buna. Gerçekten korkunç bir durum. O zaman şöyle düşünüyorum ben, eğer bu zehirlerin ana çalışma prensibi temas yoluyla kana karışmaksa, o zaman o odaya girdiğimde hiçbir şeye dokunmamak beni kurtarır mı? Kurtaracağını düşünüyorsun değil mi? Yani eldivenlerimi giysem, maskemi falan taksam, o altınları uzun bir çubukla veya maşayla alsam güvende miyim diye soracaktım. Eğer o odaya profesyonel, modern bir kimyasal solunum cihazı olmadan girersen, elinde ne tuttuğunun hiçbir önemi yok aslında. Haydi ya, neden peki? Çünkü o mahzende asıl sinsi katil altınların üzerinde falan değildir. Doğrudan soluduğun havanın ta kendisindedir. Görünmez katiller diyorsun. Havaya ne oluyor ki durduk yere? Şöyle düşün, yüzlerce yıl tamamen kapalı kalmış, zerre kadar hava akımı olmayan, yerin metrelerce altındaki taş odalardan bahsediyoruz. Bu odalarda bir sürü organik madde var. Ahşap sandıklar, deri keseler falan. Hatta o tuzaklarda kullanılan hayvansal yağlar, ölü kemirgenler. Bunlar yüzyıllar içinde o kapalı ortamda yavaş yavaş çürür. O çürüme sonucunda inanılmaz yoğunlukta bir metan ve kükürt gazı birikimi olur içeride. Bildiğimiz çürük yumurta kokusu dedikleri şey bu sülfürden geliyor sanırım. Kesinlikle. Ayrıca yeraltı sularının kayalardan sızmasıyla karbon monoksit ve hidrojen peroksit gazları odaya dolar, mikroorganizmalar üremeye başlar. Bir de tabii çok kritik olan metal oksitlenme süreci var. Bak, işte o arkeolojik çözümleme notlarında en çok altı çizilen konulardan biriydi. Oksit indikatörleri diyordu buna. Çok önemli bir detay o. Odaya girildiğinde metallerin veya kayaların üzerinde oluşan bazı renkler var. Beyaz kireç oksit veya o meşhur yeşil oksit falan. Hatta yeşil renkli bakır veya bronz çürümesi. Yalan söylemeyeyim, ben bunu hep tarihi eserlerin o doğal, romantik yaşlanması sanırdım. Herkes öyle düşünür. Görsel olarak da çok estetik durur zaten. Ama kimyasal olarak o yeşil renk bir ölüm fermanıdır. Gerçekten mi? Evet, o kapalı mağaradaki nem, altın dışındaki diğer metallerle yani bakır veya bronzla etkileşime girdiğinde bakır asetat ve diğer oldukça toksik oksitler oluşur. Sadece de dokunursak zehirlemiyor mu bu oksitler? Hayır, işin kötü yanı bu oksitler zamanla kurur ve mikroskobik toz zerreleri halinde havada asılı kalır. Sen o mağaranın kapağını veya kapağındaki taşı açıp içeri adım attığında, sırf yürüyerek bile o zehirli tozu havalandırırsın. Yürüdükçe tozu ciğerlerime çekiyorum yani. Aynen öyle. O yüzden o yeşil parlatıyı gördüğünde, "Aha, tarihi bir bakır eser buldum." diye sevinmemelisin. O renk, soluduğun havanın ağır metallerle ve zehirli tozlarla dolu olduğunun en net görsel kanıtıdır. O havayı ciğerlerine çektiğinde de sadece zehirlenmekle kalmıyorsun o zaman. Burada notlardaki o tuhaf efsanelere geri dönmek istiyorum ben. Cin, peri muhabbetleri. Evet. Anadolu'da çok meşhur olan definecilik efsaneleri vardır biliyorsun. Gömüyü cinler koruyordu, içeri giren tılsım yüzünden çarpıldı, aklını kaçırdı, kendi arkadaşlarına falan saldırdı derler. Aslında ortada ne cin var ne de büyü, değil mi? Bunların hepsi biyokimyasal reaksiyon. Bilim bunu o kadar kusursuz açıklıyor ki bugün, içeri giren kişi o bahsettiğimiz yoğun karbon monoksit, metan veya sülfür gazına maruz kaldığında beynine giden oksijen anında kesilir. Hipoksi dedikleri durum başlıyor. Kesinlikle hipoksi başlar. Sülfür gazı zaten sinir sistemine doğrudan saldırır. Kişi beynine oksijen gitmeyince anında çok şiddetli halüsinasyonlar görmeye başlar. Canavarlar, cinler görüyor yani gözünün önünde. Bilincini kaybeder, ağzından köpükler gelir, kasılmalar geçirir, çığlıklar atar karanlığın içinde. Tabii dışarıda onu bekleyen arkadaşları da içeriden gelen o korkunç çığlıkları duyup onun görünmez varlıklarla savaştığını, çarpıldığını falan sanıyor. Çok mantıklı. Kesinlikle. Oysa onu öldüren şey bir tılsım veya lanet falan değil, basbayağı kapalı alandaki ağır kimyasal gaz zehirlenmesidir. İnanılmaz gerçekten, yüzyıllık bir hidrojen peroksit ve sülfür bulutu, jenerasyonlar boyunca dilden dile anlatılıp devasa bir mitolojiye dönüşmüş resmen. İnsan bilmediği şeyden korkar da onu doğaüstü olaylarla açıklar zaten hep. Peki, bütün bu biyokimyasal kabustan, hani civalı sikkelerden, akciğerleri parçalayan o 45 günlük yağlı zehirlerden, yeşil oksit tozu kusan, mağara gazlarından ve halüsinasyon gördüren bu sözde tılsımlardan nasıl sağ çıkıyorlar o zaman? Çıkamayan çok var tabii de.
Ama sağ çıkanlar da var sonuçta. Bu işin arkeologların veya hayatta kalan definecilerin bir yöntemi, bir kuralı falan olmalı. Modern bilimin ve resmi arkeolojik kazıların bu konudaki en temel kuralı çok basittir aslında. Havalandırma. Odayı açıp bekliyorlar mı sadece? Evet, yasal bir kazıda, kapalı bir kaya mezarı veya mahzen açıldığında, ekipler içeriye adım atmadan önce o mekanın en az 24 saat doğal veya suni olarak havalandırılmasını sağlarlar. 24 saat kuralı diyorlar buna sanırım. O sıkışmış, yüzyıllık zehirli gazın, mikroorganizmaların ve o havalanan ölümcül tozların oksijenle karışıp tamamen dağılması için gereken minimum süre budur. 24 saat kuralı çok mantıklı. Zehri rüzgara bırakıyorsun, temizleniyor. Ama benim o eski okuduğum yıpranmış bir defineci ustasının günlüğünde gördüğüm öyle bir yöntem var ki, Şu ekstrem yöntemden bahsedeceksin. acil bir durumda, yani böyle havalanmasını bekleyemeyecekleri bir gaz odasına falan girmek zorunda kaldıklarında kullandıkları çok tuhaf bir yöntem var. Gerçekten oldukça radikal bir halk yöntemi o. Radikal hafif kalır bence. Adamların çıraklara öğrettiği yöntem şu: bir parça pamuklu bezi alıyorsun ve üzerine idrarını yapıyorsun. Evet, kulağa iğrenç geliyor. Yanlış duymadın yani. Sonra o idrara bulanmış bezi iyice sıkıp burnuna ve ağzına bir maske gibi sıkıca bağlıyorsun. O zehir dolu çürük yumurta kokan mağaraya öyle giriyorsun. Ben ilk okuduğumda bu herhalde çıraklarla dalga geçmek için uydurulmuş iğrenç bir şaka falan dedim. Herkesin ilk duyduğundaki tepkisi bu olur herhalde. Mide bulandırıcı görünüyor dışarıdan. Ama kimyasal mekanizmasına baktığımızda arkasında hayret verici bir ampirik zeka yatıyor. Dur bak, kendim çözmeye çalışacağım bunu. İdrarın içinde ne var? Üre var. Üre bozulduğunda havayla temas edince ne açığa çıkar? Amonyak. Çok doğru yoldasın, devam et. Amonyak dediğimiz şey bazik bir bileşik. Mağaradaki o çürük yumurta kokan zehirli gaz neydi demin dedik? Hidrojen sülfür. Evet, o da asidik bir gazdır. Asit ve baz tepkimeye girer. Vay canına, o sidikli bez parçası resmen kimyasal bir filtre görevi görüyor. İşin aslı tam olarak bu mucizevi kimyasal tepkime. Birinci Dünya Savaşı'nı hatırla mesela. Gaz saldırılarını mı? Evet, siperlerdeki askerler kendilerine doğru gelen o ölümcül klor gazı bulutunu gördüklerinde ve gaz maskeleri olmadığında ne yapıyorlardı sence? Onlar da mı bezlerine idrar yapıyordu? Kesinlikle. Kendi idrarlarına batırdıkları kumaş mendilleri yüzlerine bağlıyorlardı. Amonyak, klor gibi, hidrojen sülfür gibi asidik gazları ve bazı solunum toksinlerini belli bir oranda nötralize etme yeteneğine sahiptir. Onları amonyum tuzlarına çevirip nefes yolunu filtreleme kapasitesi vardır. Akıl alır gibi değil gerçekten. Eşkıya mağaralarındaki o sülfür ve metan karışımı ölüm bulutuna karşı pamuklu bez ve idrardan oluşan bu ilkel ama tıkır tıkır çalışan amonyak filtresi o adamların o mağaradan birkaç dakika içinde ölmeden çıkmasını sağlıyormuş demek. Evet, pratik ve anında çalışan bir maske yaratmışlar. Çaresizliğin bilimi bu olsa gerek. Tabii dinleyicimizden küçük bir ricam var burada. Herhangi bir kapalı alana, mağaraya veya bodruma girerken bunu lütfen denemeyin. Kendi kendinize işemeyin bezlere, sadece bekleyin ve havalandırın mekanı. Bu devirde o kadar modern filtreler, maskeler varken kendi yüzüne idrarlı bez bağlamak pek akıl kârı değil zaten. Ama bu iğrenç detay bize şunu gösteriyor asıl. Anadolu coğrafyasında hayatta kalmak için kullanılan bu pratik kimya bilgisi, deneme yanılma yoluyla ne kadar derinlere işlemiş kültürde. İnsanlar farkında olmadan asit-baz tepkimelerini bir hayatta kalma aracına dönüştürmüşler. Aynen öyle. Bugün resmen o parıldayan altın sandıklarının altındaki cehennemi deştik senle. Eşkıya hazinelerinin sadece toprağa gömülmüş masum servetleri olmadığını gördük. Çok karanlık bir tarafı var işin. Akrep ve açık ağızlı yılan sembolleriyle işaretlenmiş, altınların üzerine serpilip cilt yağıyla emilen civalar ve bitki özleriyle döşenmiş, domuz yağıyla anaerobik ortamda yüzyıllarca taze tutulan oklara sahip, ciğerleri paramparça eden 45 günlük sinsi Bizans zehirleriyle tasarlanmış apayrı bir dünya bu. Tam bir mühendislik harikası aynı zamanda. Ve elbette havada asılı duran o yeşil oksit tozlarıyla, sülfür gazlarıyla korunan son derece sofistike birer yeraltı biyokimyasal laboratuvarı bunlar. Bütün bu anlattıklarımız ve belgelerdeki detaylar beni sürekli şu düşünceye itiyor aslında. Nedir o? Eğer
Yüzyıllar önce dağ başlarında yaşayan, sistemin tamamen dışına itilmiş bu kanunsuz eşkıyalar ve onlarla işbirliği yapan ustalar, yüzlerce yıl bozulmadan kalabilen zehirleri sentezleyip, yağ bazlı emilim mekanizmalarını tıkır tıkır kurabilecek kadar ileri bir biyoloji, kimya ve mühendislik bilgisine sahiplerse, Evet. acaba bu Anadolu topraklarının altında, o karanlık mağaraların derinliklerinde, sadece altın veya gümüş değil, henüz yeniden keşfedilmeyi bekleyen tarihin tozlu raflarına karışmış daha ne gibi kayıp antik bilimsel formüller yatıyor olabilir? Sadece servetler değil, yer altında zehirli, karanlık bir bilim yatıyor diyorsun. Gerçekten üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken, tüyler ürpertici bir son söz oldu bu. Öyle. Yani bir dahaki sefere doğada yürüyüş yaparken kayalara kazınmış tuhaf bir akrep veya bağırarak sana bakan bir yılan figürüne rastlarsan belki de onun yanına gidip heyecanla fotoğrafını çekmeden önce rüzgarın ne yönden estiğine dikkat etsen iyi olur. Bugün bu masadaki sararmış notlara ve gizemli efsanelere bizimle birlikte daldığın için çok teşekkürler. Ya düşünün şimdi dondurucu bir soğukta Anadolu'nun sarp sarp kayalıklarındasınız. Elinizde böyle 150 yıllık falan sararmış bir harita var. Volçan Voyvoda'ya ait olduğu söylenen o meşhur haritalardan biri yani. Ve haritadaki o kayaya kazınmış tabanca sembolünü buluyorsunuz. Harita diyor ki işte tabancanın namlusundan itibaren tam 120 adım yürü. Aynen öyle. Ve siz de cebinizdeki o modern metreyle ya da kendi adımlarınızla 120 metreyi ölçüp kazmaya başlıyorsunuz. 3 gün boyunca kan ter içinde o toprağı yarıyorsunuz falan ama sonuç koca bir hiç. Neden? Çünkü o dağlardaki adamlar için adım bizim bildiğimiz bir mesafe ölçüsü değildi ki. O aslında sadece kendi aralarında kullandıkları bir kriptografi şifresiydi. Kesinlikle. Yani o 3 günlük emeğinizin boşa gitmesi aslında o adamların kurduğu güvenlik sisteminin ne kadar kusursuz işlediğini gösteriyor. Biz bugün modern dünyada ölçüleri böyle siyah beyaz kadar kesin sanıyoruz. Hani metre dünyanın her yerinde metredir ya. Tabii yani hepimiz aynı şeyi anlıyoruz sonuçta. Ama bahsettiğimiz o karanlık çağda ve o coğrafyada ölçüler resmen birer illüzyondan ibaretti. İşte bugünkü derinlemesine incelememizde tam olarak bu illüzyonun perdesini aralayacağız. Yani o yüzyıllardır Anadolu dağlarında yankılanan eşkıya hazinelerinin ardındaki asıl dehayı, kriptometroloji dediğimiz o şifrelenmiş ölçü birimlerini konuşacağız. Evet, masamızda gerçekten inanılmaz bir kaynak yığını var. Eski Osmanlı metroloji kayıtları, işte sahada resmen saç başı olan definecilik uzmanlarının topografya notları ve tabii o meşhur eşkıya haritaları. Görevimiz de çok net aslında. Bu kaosu anlamlandırmak ve siz dinleyicilerimiz için o eski arşın ve adım şifrelerini günümüzün santimetrelerine çeviren çok pratik bir hesaplama rehberi sunmak. Kesinlikle heyecan verici bir görev. Çünkü o dağdaki adamın bıraktığı izi ancak onun zihnindeki matematiği anlarsak okuyabiliriz. O zaman en temelden başlayalım diyorum. Ya neden eski zamanlarda bir ölçü birimi sadece standart bir ölçü birimi değildi? Neden herkesin anlaştığı tek bir sistem yoktu? Başlamadan önce şunu anlamak lazım. Osmanlı İmparatorluğundaki metrik karmaşa bugünkü gibi değildi. Bugün alıştığımız standart metrik sistem o dönemde yoktu. Uzunluk kavramı resmen neyi ölçtüğünüze göre şekil değiştiriyordu. Değişken bir şeydi yani. Aynen öyle. Devletin bu resmi karmaşası, devletten köşe bucak saklanan azınlık çeteleri ve eşkıyalar için mükemmel, yani doğuştan gelen bir şifreleme zemini yarattı aslında. Resmi kayıtlarda arşın veya zira dediğimiz bir temel ölçü var. Ama bu ölçü kullanım alanına göre sürekli değişiyor. Örneğin bir kale, kilise veya su yolu falan yapacaksanız kullandığınız ölçü mimari arşındır ve bu tam olarak 75,77 santimetreye denk gelir. Şaka gibi. Peki bu eşkıyalar hazinelerini eski bir manastırın veya tarihi bir yapının temeline falan saklıyorlarsa haritalarında mutlaka bu ölçüyü mü baz alıyorlardı? Kesinlikle. İşin ilginci, bu mimari arşın kendi içinde akıl almaz alt birimlere ayrılıyordu. Mesela bir mimari arşın 2 kademe, yani ayağa bölünüyor. Bir kademe 12 parmağı, bir parmak 12 hat, bir hatta 12 noktaya ayrılıyor falan. Yani kaynaklarda bunları okurken gerçekten inanamadım. Milimetrenin de altı. Evet, inanılmaz bir detay gerçekten.
Ama burada araya girip bir şey sormak istiyorum. Yani dağ başındaki belki okuma yazma bile bilmeyen adam kesen bir eşkıyadan bahsediyoruz sonuçta. Nokta hesabı falan diyoruz, milimetrik mühendislik. Yani bu bana biraz abartılı, hatta biraz modern bir romantizm gibi geldi açıkçası. Bir çete neden bu kadar ince bir matematiğe ihtiyaç duysun ki? Çok haklı bir itiraz aslında. Dışarıdan bakınca tam da öyle duruyor. Ama burada ıskalanan çok önemli bir detay var. Volchan Voyvoda veya Lefter gibi adamların yönettiği bu çeteler sıradan sokak haydutları değildi ki. Doğru, asker kaçağı falan vardı içlerinde. Aynen. Eski askerler, ordudan atılmış istihkamcılar, yani bayağı askeri mühendisler ve taş ustaları vardı aralarında. Tonlarca altını toprağın altına gizleyip yıllar sonra geri geldiğinizde milimi milimine o noktayı bulmak zorundasınız. Anladım. O yüzden o nokta hesabına, yani milimetrenin bile altındaki hassasiyete muhtaçtılar. Üstelik bu karmaşa sadece mimari arşınla bitmiyor. Eğer kaba kumaş ölçüyorsanız çarşı arşını devreye giriyordu. Bu da 68 santimetreydi. İpekli kumaşlarda ise 65,25 santimetrelik endaze kullanılıyordu. Ya bu çok acayip bir detay gerçekten. Kaynaklarda okurken benim de çok ilgimi çekmişti. Eğer bir eşkıya belgesinde mesela şu kadar endaze derinliğinde diyorsa adam aslında ne aradığını da ele veriyor. Yani sana gizliden gizliye ben buraya ipek kumaşlara sarılmış çok değerli mücevherler gömdüm diyor aslında. Tam olarak bu. Ölçü biriminin ismi doğrudan o sandığın içeriğinin fihristi gibi çalışıyor. Ve 1869'da başlayan metrik sisteme geçiş reformları, ta 1931'de metre zorunlu kılınana kadar devam ettiğinde, geçmişle bugün arasına devasa bir bilgi bariyeri örülmüş oldu. Ya aslında bu durumu şöyle özetleyebiliriz dinleyicilerimiz için. Günümüzde herkesin evindeki Wi-Fi şifreleme protokolü WPA2 falan standarttır ya hani. Herkes nasıl bağlanacağını bilir. Evet, çok iyi bir analoji. Ama siz gidip tamamen kendinize has, alakasız bir radyo frekansı kuruyorsunuz. Eşkıyalar da resmen bunu yapmış, resmi metrik sistemi reddedip kendi offline protokollerini oluşturmuşlar. Peki, devletin arşınlarını, endazelerini anladık. Bu adamlar haritalarına, kendi aralarındaki o gizli protokole hangi birimi kodladılar? İşte şifreleme sisteminin asıl kalbi burası. İnsan bedeni. Bu azınlık çeteleri, o dönemin standart metriklerinden tamamen kopup adım kavramını yarattılar. Ama bu sıradan bir insanın yürüyüşü değildi. Normal adım 70 falan herhalde. Evet, normal bir insanın adımı ortalama 70 ila 75 santimetre arasındadır. Ancak büyük eşkıya grupları bunu sabitlediler ve standart bir eşkıya adımı icat ettiler. Ve o sihirli rakam çıkıyor ortaya. Elimizdeki o pratik rehberin kalbi yani. Tam 78 santimetre. Ne 1 santim eksik, ne 1 santim fazla. Aynen öyle. Bütün bu kapalı sistemin anahtarı bu 78 santimetredir. Neden derseniz hem Osmanlı'nın hiçbir resmi ölçüsüyle çakışmıyordu, hem de normal bir insanın fark etmeden yanlışlıkla atamayacağı kadar geniş, zorlayıcı bir adımdı bu. Tabii kasıtlı atılması gerekiyor o adımların. Kesinlikle. Elbette küçük sapmalar da vardı. Bazı yerel gruplar 70 santimetreyi falan kullanabiliyordu. Ya da kayalara çizdikleri hayvan figürlerinde, mesela o meşhur tavuk ve civciv işaretlerinde 72 santimetrelik özel çarpanlar vardı. Hatta böyle devasa uçurumlarda 120 santimetrelik ölçüler de kullanılıyordu. O halde bunu hemen pratik bir rehbere dökelim dinleyicilerimiz için. Diyelim ki elinize o sararmış harita geçti ve işaretten doğuya 120 adım git yazıyor. Eğer siz bunu modern metreyle direkt 120 metre olarak hesaplarsanız ne olur? Dağı taşı boşuna kazarsınız. Aynen öyle. Hedefin tam 26 metre uzağına gidersiniz. Formülümüz son derece basit aslında. Haritadaki adım sayısı çarpı 0,78 yani 120 adım çarpı 0,78 eşittir 93,6 metre. Arazide bulmanız gereken nokta tam olarak burası. Bir de kaynaklarda bir tuzağa daha dikkat çekiliyor. Çeteler bazen kasten arşın kelimesini yazmışlar ama aslında o 78 santimetrelik kendi adımlarını kastetmişler. Sırf şifreyi bilmeyenlerin kafasını karıştırmak için bilerek yaratılmış bir terminoloji karmaşası bu. Kelimenin arşın olması önemli değil. Önemli olan o grubun kendi referans ölçüsü. Fakat bu şifreler sadece kağıt üzerinde de kalmadı.
Anadolu'nun dört bir yanındaki mağara duvarlarına, devasa kayalara kazındılar. Biz bugün bunlara işaret diyoruz ama onlar aslında kayalara kazınmış birer cetveldi. Ya bir kayanın üzerindeki tabanca çiziminin cetvel alması gerçekten akıl alır gibi değil. Bunu tam olarak nasıl okuyorlar peki? Şimdi şöyle, bir tabanca veya tüfek işareti bulduğunuzda o sadece silah anlamına gelmiyor. Öncelikle namlu uzunluğunu ölçmeniz lazım. Burada eşkıyaların çok sık kullandığı o gizli 7 katsayısı kuralı devreye giriyor. Hı. Diyelim ki kayadaki namlu 10 santimetre, bunu 7 ile çarpıyorsunuz 70 çıkıyor, hedefiniz 70 adım. Yani yaklaşık 54,6 metre ötede. Ama daha can alıcı bir soru var. O tabanca patlamış mı yoksa patlamamış mı? Taşa kazınmış basit bir çizgiden silahın ateşlenip ateşlenmediğini nasıl anlayacaklar ki? Çok ince bir işçilikle yapıyorlar bunu. Mesela namlunun ucunda minik bir duman veya alev tasviri var mı? Ya da tetik geriye doğru çekili mi yoksa serbest mi bırakılmış? Vay canına. Eğer tabanca patlamamışsa namlu size doğrudan bakar ve der ki hedef tam önünde 26-27 metre mesafede. Bu genelde daha mütevazı gömüleri işaret eder. Peki ya patlamışsa? O zaman mermi namluyu çoktan terk etmiştir. Mesafe bir anda 44-45 adıma fırlar. Ve patlamış silahlar sizi genellikle kuru toprağa değil, tam 78-80 adım ötedeki bir su kaynağına, mesela eski bir şelaleye falan yönlendirir. Bir de şu esrarengiz el işaretleri var. Bildiğin bir insan eli kazımışlar kayaya, yön gösteriyor anladığım kadarıyla ama sayılar epey tuhaf. Parmakların gösterdiği yön çok önemlidir. Kapalı normal bir sol el işareti gördüğünüzde parmakların yönünde 40 adım ilerlemeniz gerekir. Sağ el ise sizi 70 adım uzağa götürür. Ancak işin içine açık eller, yani parmakları birbirinden ayrı kazınmış eller girdiğinde bütün o matematik birden değişir. Açık sol el 19 adım, açık sağ el 21 adım diyordu kaynaklar. Aynen öyle. Bak yine kaynakları okurken beynimin yandığı yere geldik. Ya neden 19 adım abi? Neden 20 değil de 19? Asal sayı seçmelerinin özel bir nedeni olmalı değil mi? Kesinlikle. Çok geçerli bir nedeni var. Asal sayılar kullanmak aslında kriptografik bir çıkmaz sokak yaratmaktır. 19 sayısı sadece kendisine ve 1'e bölünür. Doğru. Veya Osmanlı zaptiyesi. O işareti bulur da mesafeyi kendi arşınlarına bölerek tersten hesaplamaya kalkarsa elinde sürekli küsuratlı, bölünemeyen saçma sapan rakamlar kalır. Yani o çarpanlara ayrılamayan sayıları sırf hedefi şaşırtmak için seçmişler. Anahtara yani o tam 78 santimetrelik bilgiye sahip değilsen 19 sayısını hiçbir şeye bölemezsin. Matematiği bizzat güvenlik duvarı yapmış adamlar. Kesinlikle öyle. Peki ya şu eksik parmaklar falan? Kaynaklarda işte kopuk bir baş parmaktan veya parmakların üzerindeki o minik oyuklardan falan bahsediliyordu. Mesela işaret parmağının üzerinde nohut büyüklüğünde minik bir murç izi, yani ufak bir çukur varsa bu size bir mesajdır. Çarpma işlemi yap demek. Bu bir çarpan birimidir. Ama bir parmak tamamen eksikse, mesela baş parmak bilerek çizilmemişse, o işaretin etrafında boşuna adım saymayın der size. Bu, arazide bağımsız, gizlenmiş bir kilit taşı bulmanız gerektiğini söyler. Onu bulmadan o ana gömünün sistemini çözemezsiniz. Ya bütün bu anlattıkların bana o tavuk ve civciv figürlerindeki çıldırtıcı detayı hatırlattı. Hayvan figürleri sıradan birer süsleme falan değil, resmen çok bilinmeyenli denklem gibi. Evet, o figürler çok meşhurdur gerçekten. Düşünsenize, kayada sadece bir tavuk kafası var. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Tavuğun ibiklerini tek tek sayıyorsunuz. Her bir ibiği alıp o grupta geçerli olan 72 santimetre ile falan çarpıyorsunuz. Peki nereye yürüyeceksiniz? Gaga'nın tersi yönüne. Aynen, Gaga'nın gösterdiği yönün tam tersine. Ya aklın alabileceği bir şaşırtmaca değil bu gerçekten. Sıradan bir taş oymacılığı falan değil. Kayalara kazınmış resmen 3 boyutlu bir zeka testi bu. Zaten 3 boyutlu tabiriniz bu işin en hayati kısmını özetliyor. Çünkü bu adamlar şifrelerini sadece kağıtlara veya kayalara 2 boyutlu olarak yazmadılar. Tüm bu matematiği doğanın ta kendisine, o devasa topografyaya giydirdiler. Bir kağıt haritayı okumak dam oynamak gibidir. Ama o haritayı alıp Sümela'nın o sarp kayalıklarında veya Kaz Dağları'nın dik yamaçlarında uygulamaya kalktığınızda
Artık resmen 3 boyutlu satranç oynuyorsunuz demektir. Ya evet, işin en vurucu kısmı burası bence. Çünkü arazi düz bir masa değil ki. Yokuş yukarı attığın 100 adımın haritadaki yatay iz düşümüyle düzlükte atılan 100 adım asla aynı mesafeye denk gelmiyor. Eğim o kusursuz 78 santimlik şifreyi paramparça ediyor. Doğru. Okuduğumuz kaynaklarda bunu telafi etmek için bugünkü modern topografyada da kullanılan bir formülden bahsediliyor. İşte yükseklik farkı bölü yatay uzaklık çarpı 100 falan, rakım farkı 14 metre diyelim, mesafe 96 metre, 14'ü 96'ya bölüp 100 ile çarpıyorsun, al sana %14,5 eğim. Ama dur, az önce ben kendi tezime itiraz etmiştim, şimdi yine yapacağım. Dinliyorum, buyurun. Yağmurun, çamurun altında, Osmanlı zaptiyesi ensesindeyken kaçan bir eşkıya, dağın başında, dur şu yatay uzaklığı yükseklik farkına böleyim falan diye hesap yapmaz bence. Adamın elinde teodolit veya lazer metre yok ki. Bu formüller bugünün masa başı araştırmacılarının geçmişe uydurduğu modern kılıflar değil mi ya? Eşkıya bu eğimi fiziksel olarak nasıl telafi ediyordu? Harika bir noktaya değindiniz. Elbette o formülü kağıt üzerinde çözmüyorlardı. Bu işi çok daha pratik, fiziksel ve inanılmaz zekice bir yöntemle yapıyorlardı. Su terazisi ve iplerle. Su terazisi mi? O devirde dağ başında. Evet, yanlarında su tulumları ve kulaç dedikleri yaklaşık 1,89 metre uzunluğunda özel düğümlü ipler taşırlardı. Yokuşlu bir arazide ipi gergin tutar, altına içi su dolu bir bağırsak veya deri gererek suyun doğal terazisinden faydalanırlardı. Çünkü su her zaman yer çekimiyle düz durur. Aynen öyle. O suyun hizasına göre ipi yatayda ölçüp adımlarına o yatay ipe göre sayarlardı. Bugünün profesyonel definecileri bile lazerler işe yaramadığında toprağa demir çubuklar çakıp arasına içi su dolu şeffaf hortumlar gererek aynı eşkıya mantığıyla o eğimi ölçüyorlar. Müthiş bir pratik zeka gerçekten. Yani arazinin fiziğini yine arazinin eğimini yenmek için kullanmak şahane. Peki diyelim eğimi çözdük. Doğru noktaya da geldik. İş burada bitiyor mu? Hayır. Çünkü satrancın bir de derinlik boyutu var. Aşağıya ne kadar inilecek? Derinlik konusunda karşımıza meşhur 3 metre kuralı çıkar. Bu aslında Osmanlı'dan ziyade onlara Bizans'tan miras kalmış bir standarttır. El işaretlerinden falan yola çıkarak ulaştığınız o son noktada kazı derinliği genellikle 3 metredir. Neden 3 metre peki? Çünkü bu yaklaşık 1,5-2 insan boyuna denk gelir. O dönemin aletleriyle yapılabilecek manuel ve en önemlisi güvenli kazı limiti budur. Daha derini şev kayması yani o toprak çökmesi riski taşır. 3 metre kazmak bile korkunç bir insan gücü demek zaten. Fakat kazdıklarında karşılarına ne çıkacağını da bilmeleri lazım. Belgelerde ağırlık ve hacim de şifrelenmiş çünkü. Eğer ne aradığını bilmezsen devasa bir kayayı yerinden oynatmaya çalışıp altındaki küçücük bir keseyi kaçırabilirsin. Çok doğru. Metrik şifreler burada da devreye giriyor işte. Mesela Osmanlı'nın meşhur okkası. Bir okka yaklaşık 1,282 kilogramdır. Belgede bir kantar altın diyorsa bir kantar 44 okkaya. Yani yaklaşık 56 kilograma eşittir. Bu da iki güçlü adamın zor zor taşıyabileceği ya da katır sırtına yüklenecek boyutta bir sandık demek. Ama eğer belgede çeki diyorsa işin rengi tamamen değişiyor. Kesinlikle değişir. Çeki yaklaşık 225 kilogramlık devasa bir kütledir. Eğer bir çeki arıyorsanız bunu 3 metre kazıp küçücük bir toprak çukurundan falan çıkaramazsınız. Geniş bir yeraltı madeni veya kaya mezarı bulmanız gerekir. Hacim için de şinik kullanırlar. Bir şinik ne kadardı? 9 litre falan? 9,25 litredir. Bu da ağzına kadar altınla dolu ortalama 10 litrelik büyük bir küp demek. Yani adım şifresini çözmek yetmez, ağırlık şifresini de metrik sisteme çevirmelisiniz ki gözünüz toprağın altında ne büyüklükte bir şey aradığını bilsin. Ve o toprağın veya mağaranın içine girdikçe işin içine ölümcül bir mühendislik giriyor. Tuzaklar, ya okuduğum kaynaklarda kılıçların fırladığı, suların bastığı falan düzenekler var. Bunlar sadece Hollywood filmlerinde olmuyor mu yani? İnanın bana, Anadolu'daki bazı mağara sistemleri o filmlere resmen ilham verecek kadar korkunçtur. Ve bu tuzaklar bile metrolojiyle yani o milimetrik ölçümlerle kuruludur.
Siz işaretleri sadece yol gösteren tabelalar mı sanıyorsunuz? Çoğu aslında birer uyarıdır. Nasıl uyarılar mesela? Mesela bir mağaraya girdiniz ve tavanda kayaya oyulmuş ayak izleri gördünüz. Bu size buradan yürü demez. Ayak izi tavandaysa o mağaranın tabanına mekanik bir tuzak döşenmiş demektir. Ya da kayalara kazınmış o ağzı sonuna kadar açık bağıran insan yüzleri falan. Yapma ya. Onlar ileri gidersen zehir var uyarısıdır doğrudan. Zehir tuzağı mı? Ya o nasıl çalışıyor Allah aşkına? Şöyle, kapalı odalarda oksijensiz ortamda yıllarca bekleyen ve kilit taşı yanlış çekildiğinde üzerinize boşalan zehirli kum havuzları vardır. Veya belirli bir kulaç derinliğinde yeraltı suyuyla bağlantılı havuzlar tasarlamışlardır. Siz doğru adımı doğru santimetreye hesaplamadan yanlış kayayı yerinden oynatırsanız o kulaç hesabıyla kurulan denge bozulur ve bulunduğunuz tüneli saniyeler içinde su basar. Yani ölçüyü bilmek sadece hazineyi bulmak için değil, düpedüz hayatta kalmak için de şart. Aynen öyle. Bütün bu anlattıklarımızı bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan tablo gerçekten tüyler ürpertici. Bu eşkıya işaretleri, o dağlara çizilmiş rastgele anlamsız şekiller falan değilmiş yani. 78 santimlik özel adımlarla, 7 katsayılı tabanca namlularıyla, 19 ve 21 gibi ters köşe asal sayılarla örülmüş son derece dinamik bir matematiksel ağmış bu. Kusursuz bir ağ hem de. Modern teknoloji diliyle konuşursak bu bildiğiniz açık anahtarlı şifreleme yani Public Key Cryptography sistemi. Kayanın üzerindeki o tavuk veya el işaretini oradan geçen her çoban falan görebilir. O sistemin açık anahtarıdır. Ama sizin elinizde o spesifik çetenin özel anahtarı yoksa, yani adımın 78 santim olduğunu, eğimde suyu nasıl kullanacağınızı falan bilmiyorsanız, o devasa bilgi yığını size sadece dağları taşları boşuna kazdırır. Çok güzel özetlediniz. Ben de tam bu noktada dinleyicilerimiz için masaya böyle kışkırtıcı son bir fikir bırakmak istiyorum. Tüm bu anlattıklarımızın zirvesi olan bir geometrik şaşırtmaca var, üçgenler. Definicilikte ve işaret dilinde devasa bir üçgen gördüğünüzde bu genelde bir mezarı veya kapalı bir odayı temsil eder. Çok büyük ve çok görkemlidir. Ama eşkıya sisteminde o büyük üçgen aslında iki yalan bir gerçek mantığıyla çalışan acımasız bir yön tuzağıdır. Nasıl yani? Üçgenin kendisi mi yalan söylüyor bize? Aynen öyle. Üçgenin o görkemli devasa olan iki açısı sizi tamamen alakasız yönlere, uçurumlara veya ölümcül tuzaklara yönlendirir. Asıl gerçeği gösteren şey nedir biliyor musunuz? Üçgenin o eşkenar olmayan, diğerlerinden belki birkaç milimetre daha kısa olan, gözden kaçan o küçücük köşesidir. Vay canına. Eşkıya, peşinden geleni devasa, parlak ve belirgin olanla kandırır. Gerçekse, gölgede kalmış, minicik, önemsiz gibi duran o murç izinde saklıdır. Şimdi, bu üç boyutlu şifreleme mantığını bugünün dünyasına uyarlayalım diyorum. Sizce günlük hayatımızda, haberlerde, sosyal medyada falan bize sunulan o apaçık, cazip ve görkemli bilgilerin ne kadarı aslında bizi asıl gerçekten uzaklaştırmak için tasarlanmış devasa bir üçgen tuzağı olabilir? Ya, devasa üçgenlerin gölgesindeki o küçücük gerçekliği aramak inanılmaz bir metafor oldu bu gerçekten. Umarım bugünkü derinlemesine incelememizde elinize geçen o karmaşık verileri falan çözerken size o kayıp özel anahtarı sunabilmişizdir. Artık bu şifreli, zehirli kumlarla dolu karanlık dünyadan yavaşça günümüze, o net, güvenli santimetrelerimize dönme vakti. Ama şundan çok eminim, bu bölümümüzü dinledikten sonra doğada yürüyüşe çıktığınızda veya bir dağ yolunda yanından geçip gittiğiniz sıradan bir kayaya çarptığınızda falan o kayanın üzerindeki ufacık bir çizik, kopuk bir şekil artık gözünüze çok daha farklı görünecek. Belki de o sessiz taş, yüzyıllardır doğru anahtarı bekleyen bir şifreyi size fısıldıyordur, kim bilir. Şunu bir hayal etmeni istiyorum. Hani elinde mükemmel çizilmiş, böyle sararmış eski bir hazine haritası var. Herkesin çocukluk hayali olan o meşhur haritalardan. Aynen öyle. Her tepe, her dere, arazideki o yaşlı meşe ağacı falan, her şey milimetrik bir hassasiyetle kağıda dökülmüş. Defineye ulaşmak için yapman gereken tek şey aslında haritadaki talimatlara uyup elindeki cetvelle mesafeleri ölçmek ve yürümek. Kulağa çok basit geliyor tabii. Evet ama küçücük, görünmez bir sorun var.
O çok güvendiğin cetvel seni bilerek yanlış yönlendirmek için özel olarak hatalı üretilmiş. Yani baştan kaybetmiş durumdasın. Kesinlikle. Bugünkü detaylı incelememizde tam olarak bu akıl almaz illüzyonu konuşacağız. Yani dağlardaki eşkıyaların hazinelerini saklarken kullandıkları o karmaşık matematiksel sistemleri ele alacağız. Elimizdeki arkeolojik saha notlarına ve Osmanlı dönemi metroloji belgelerine bakınca o sıradan define avı hikayelerinin ne kadar yavan kaldığını görüyorsun. Çok haklısın. Çünkü bu belgeler bize sıradan haydutları falan değil, bayağı dahi düzeyde çalışan kripto matematikçileri anlatıyor. Ya o bahsettiğin hatalı cetvel metaforu aslında meselenin kalbini oluşturuyor diyebilirim. Çünkü define dendiğinde hepimizin gözünün önüne o meşhur üzerine büyük kırmızı bir çarpı işareti atılmış korsan haritaları geliyor. Hani filmlerdeki o klasik sahneler. Aynen öyle. Oysa bu sahadaki gerçek belgeleri ve kaya işaretlerini yan yana koyduğumuzda o çarpı işaretinin veya doğrudan işte şurayı kaz diyen talimatların ne kadar ilkel ve çocukça kaldığını anlıyoruz. Bizim bugün masaya yatırdığımız eşkıya grupları yönlendirmelerini kriptometroloji adını verdiğimiz çok daha sofistike bir sistemle yapıyorlar. Kriptometroloji. Evet, yani ölçüm biliminin ta kendisini şifreliyorlar adamlar. Bu terim aslında her şeyi özetliyor bence. Yani ortada sadece bir şifre yok, şifrelenmiş bir ölçü birimi var. Çizgi filmlerdeki gibi işte büyük ağaçtan güneye 10 adım git sonra kaz falan gibi bir basitlik söz konusu bile değil. Peki soracağım, bu şifreleme ihtiyacı nereden doğuyor? Yani neden herkesin bildiği o standart metreleri veya arşınları kullanmak yerine kendi gizli sistemlerini inşa etme gereği duymuşlar? Bunun temel nedeni eşkıyaların resmi otoriteyle yani doğrudan Osmanlı Devleti'yle sadece silahlı değil, bilgi düzeyinde de bir çatışma halinde olması. İdeolojik bir reddediş de var yani. Kesinlikle. Kendi çetelerine özgü, dışarıdan birinin özellikle de onları avlamakla görevli zaptiyelerin asla bilemeyeceği gizli bir güvenlik standardı yaratmak zorundaydılar. Bunu anlamak için önce karşı çıktıkları o resmi sisteme biraz bakmamız lazım bence. Tabii o dönemin ölçü birimleri nasıldı mesela? O dönemde Osmanlı'da günümüzdeki gibi herkesin mutabık kaldığı tek bir evrensel metre veya standart bir uzunluk ölçüsü yok. Kullanım alanına göre değişen ve sürekli kafa karıştıran 3 ana arşın türü var piyasada. Yani daha en başından ortada manipüle etmeye çok müsait karmaşık bir yapı var. Aynen öyle. Düşünsene, eline geçen eski bir belgede sadece 10 arşın git yazıyor. Hangi arşından bahsediyor bu adam? İşte sorun tam olarak burada başlıyor. Birinci tür, zirai mimari dediğimiz bina, su yolu veya kale yapımında kullanılan mimari arşın. Bunun uzunluğu tam olarak 75,77 santimetre. Küsürata bak. Sorma. İkincisi, ticarette özellikle pazarlarda kaba kumaşların ölçümünde kullanılan 68 santimetrelik çarşı arşını. Üçüncüsü ise İpekli gibi çok daha değerli ve hassas kumaşlar için kullanılan, boyu biraz daha kısa olan 65,25 santimetrelik endaze. Her şeyin ölçüsü bambaşka. Eşkıyalar bu karmaşayı işte tam bir avantaja çeviriyor. Örneğin paralarını eski bir kilise veya kale yakınına gömdülerse, oradaki mimari referanslardan dolayı işaretlerinde genellikle zirai mimari baz alıyorlar. Çünkü oradaki taş ustası o ölçüyü kullanıyor. Aynen, ama bir kervandan gasp ettikleri ticari malları saklıyorlarsa hesaplamayı doğrudan çarşı arşını üzerinden kurabiliyorlar. Ya bu çok mantıklı ama günümüz definecileri veya araştırmacıları için tam bir kabus olmalı. Üstelik bir de Cumhuriyet döneminde metrik sisteme geçiş var. Hani her şeyin değiştiği o dönem. Tabii metrik sistem her şeyi sıfırlıyor. Yani o eski arşınlar, adımlar falan tamamen tarihe karışıyor. Bu geçiş aslında günümüz araştırmacıları için devasa bir bilgi boşluğu, adeta bir tarihsel amnezi yarattı diyebiliriz. 1869'da ondalık sisteme geçiş denemeleri ve ardından 1931'de Türkiye Cumhuriyeti'nin eski ölçüleri tamamen kaldırıp metrik sistemi zorunlu kılmasıyla o eski organik ölçü bağı koptu. Herkes metreyi ezberledi. Doğru. Bugün eline bir belge geçen sıradan bir vatandaş, belgede yazan 100 adım veya 100 arşın kelimesini zihninde doğrudan günümüzün 1 metrelik adımıyla eşleştiriyor.
Ve eşkıya şifreleme sistemi tam da gelecekte yaşanacak bu algı yanılgısı üzerine kurulu. Vay canına, adamlar geleceğe bile tuzak kurmuşlar. İşte şimdi o meşhur eşkıya adımı meselesine geliyoruz. Belgelerde özellikle Rum, Ermeni ve Bulgar azınlık eşkıya gruplarının devletin bu resmi arşınlarını veya ticari ölçülerini tamamen reddettiğini görüyoruz. Sistemi kökten reddediyorlar. Evet ve kendi içlerinde sadece çete üyelerinin bildiği standart bir eşkıya adımı sabitliyorlar. Ve bu rakam kaynaklarda net bir şekilde 78 santimetre olarak geçiyor. Benim aklıma takılan şey şu, neden 70 değil, neden 80 değil de tam olarak 78? Bu 78 santimetre rakamı kesinlikle rastgele seçilmiş bir değer değil. Şöyle düşün, normal bir insanın yürüme adımı ortalama 70 ila 75 santimetre arasındadır. Eşkıyalar bunu biraz daha açıyor o zaman. Evet, bunu bilinçli olarak biraz daha geniş, spesifik bir değere sabitliyorlar. Bunun iki nedeni var aslında. Birincisi Osmanlı'nın 68 santimetrelik çarşı arşını ve 75 santimetrelik zirai mimarisiyle hiçbir ortak bölene veya ortak kata sahip olmaması. Yani yanlışlıkla tutturma ihtimalini ortadan kaldırıyorlar. Kesinlikle resmi bir ölçüyü kazara 2'ye veya 3'e katlayarak bu değere ulaşamazsın. İkincisi de bu ölçünün muhtemelen çete içindeki iri yarı uzun boylu bir liderin fiziksel adımı baz alınarak kalibre edilmesi. Böylece her çete üyesi bu standardı arazide uygulamak için özel bir yürüyüş ritmi geliştirmek zorundaydı. Bu şuna benziyor ya, sana efsanevi bir kek tarifi veriyorum ve karışıma 3 bardak un koy diyorum. Sen de mutfağa gidip kendi standart su bardağınla 3 bardak unu döküyorsun oraya. Çok güzel bir örnek. Ama benim tarifte bahsettiğim o bardak, senin kullandığından 1,5 kat daha büyük özel bir kupa aslında. Tarifteki rakamlar aynı olsa bile referans noktamız farklı olduğu için keki yapmaya kalkarsan her şey mahvolur. Yani fırından taş gibi bir şey çıkar. Çok isabetli bir analoji oldu bu. Bunu sahaya, yani o dağlık araziye dökersek durumun matematiği çok daha çarpıcı hale geliyor. Şimdi kendini dinleyen kişi olarak o arazide hayal etmeni istiyorum. Elindeki eşkıya belgesinde veya çözdüğün kayadaki işarette hedefe 120 adım git diyor. Modern metre adımıyla düşünen biri oradan 120 metre ileriye doğru yürüyecektir. Gayet mantıklı bir hareket modern insan için. Öyle. Ancak eşkıyanın gerçek matematiğini, yani o gizli anahtarı kullanırsak 120'yi 0,78 metre ile çarpmamız gerekir. Çıkan sonuç 93,6 metredir. Arada 26 metreden fazla bir fark var. İnanılmaz bir fark. Yani sen 120 metre yürüyüp böyle deli gibi toprağa kazarken asıl hazine 26 metre gerinde çoktan yanından geçip gittiğin o yaşlı meşe ağacının altında yatıyor. Definecilikte veya arkeolojik kazılarda bırak 26 metreyi, 1 metrelik bir sapma bile seni hedeften tamamen koparır. Gitti bütün altınlar. Aynen, 26 metre farkla o hazineyi bulma ihtimalin matematiksel olarak sıfırdır. Sistemin kusursuzluğu da buradan gelir zaten. Harita sana doğru yeri söyler ama senin yanlış ölçü birimini kullanacağını önceden hesaplayarak seni fiziksel bir illüzyonun içine hapseder. Çok zekice. Peki, 78 santimetrelik adımı biliyoruz diyelim artık. Ama dağdasın, elinde bir harita var ve devasa bir ormanın içindesin. Nereden yürümeye başlayacaksın? Hangi yöne gideceksin? İşte tam burada kayalara çizilen o figürler, şekiller falan devreye giriyor. Onlar sadece birer resim değil, kendi içlerinde birer ölçüm aleti. Adeta taşa kazınmış birer cetvel ve pergel olarak kullanılıyorlar. Kesinlikle. Mesela sahadaki en yaygın işaretlerden biri olan o meşhur tabanca figürü var. Tabanca figürü, eşkıya semiyolojisinde sadece silah veya tehlike anlamına gelmez. O, kusursuz bir yön ve mesafe ölçerdir. Bir kayada tabanca işareti bulduğunda, namlunun uzunluğu defineye giden yolun anahtarıdır aslında. Burada genellikle 7 çarpanı kuralı devrededir. Yani namluyu fiziksel olarak ölçersin. Diyelim ki namluyu ölçtüm ve tam 10 santimetre çıktı. O halde bu 10 santimetreyi 7 katsayısıyla çarparsın. Neden 7 dersen? Çünkü 7 ondalık sisteme alışkın bir zihnin kolay kolay hesaplayamayacağı, asimetrik sonuçlar doğuran, aynı zamanda mistik ve ezoterik geleneklerde de koruyuculuğu simgeleyen bir sayıdır. Çıkan sonuç 70'tir. Bu, namlu istikametinde 70 eşkıya adımı yürümen gerektiği anlamına gelir. Yani
7 ile çarpıp 70'i bulduk. Evet ama şifre burada bitmez. Tabancanın nasıl resmedildiği, tetiğin veya horozun durumu hayati önem taşır. Eğer tabanca ateşlenmemiş, sükunet halinde çizilmişse, bu genellikle 26-27 metrelik çok kısa, hemen yakındaki bir kilit noktasını gösterir. Bir saniye. Peki ya tabanca ateşlenmişse, yani o çizimde namlusundan alev veya duman falan çıkıyorsa, mermi yola çıkmışsa ne oluyor? O zaman işin rengi değişir. Hedefin kinetik enerjisi değişmiş demektir. Mesafe uzar ve genellikle 44-45 adıma çıkar. Bunu arazinin doğal yapısıyla birleştirirsek, kaynaklar bize çok katı bir topografya kuralı veriyor. Tabanca namlusu yönünde 78 veya 80 adım gittiğinde karşında mutlaka bir su kaynağı bulmak zorundasın. Yani ormanlık alanda rastgele bir yer olmuyor bu. Hayır, olamaz. Bu bir şelale olabilir, bir dere çatallanması olabilir veya çoktan kurumuş eski bir su yatağı bile olabilir. Hedef rastgele bir toprak altı değil, o suyun içindeki veya hemen kenarındaki bir kilit taşının altıdır. İnanılmaz. Bu geometrik cetveller sadece silahlarla da sınırlı değil galiba. Hayvan figürleri var, kuşlar var, tavuklar falan. Hani tavuk ve civcivler işareti sanırım define efsanelerinin en popüler olanı. O da mı bir tür matematiksel çarpan görevi görüyor? Da öyle kesinlikle. Tavuk ve civcivler sadece göze hitap eden böyle pastoral falan bir sembol değil, bayağı katmanlı bir şifredir. Örneğin kaya duvarına tavuğun tamamı değil de sadece başı çizilmişse, burada görsel anatomi bir ölçü birimine dönüşür. Defineci tavuğun başındaki ibikleri saymak zorundadır. İbikleri mi sayıyor? Evet, her bir ibik şifreyi kuran çetenin kuralına göre 72 santimetre veya daha geniş bir alan kurgulanmışsa 120 santimetre ile çarpılır. Ölçüm ise mantığın aksine Gaga'nın gösterdiği yönün tam tersi istikametinde yapılır. Çünkü kuş geride bıraktığı yumurtasına veya civcivine bakmaktadır aslında. Bir dakika, burada sormadan edemeyeceğim. Çok mantıklı bir şüphe var benim aklımda. Yüzlerce yıldan bahsediyoruz sonuçta. Bu kayalar doğanın tam kalbinde açık havada duruyor öylece. Çok haklı bir soru geliyor bence. Şiddetli yağmura maruz kalıyor. Rüzgara, kar fırtınalarına, hani donma ve çözülme evreleri var bu taşların. Bahsettiğimiz bu milimetrik, santimetrelik hesaplar, ne bileyim 10 santimetrelik bir tabanca namlusu veya bir tavuğun o incecik ibik sayısı, doğanın onca sert aşındırmasına rağmen nasıl oluyor da formunu kaybetmiyor ve biz bugün gidip o 10 santimetreyi net olarak ölçebiliyoruz? Bu işin mühendislik boyutunu anlamak için sorulabilecek en kritik soru gerçekten. Eşkıyalar ve onların yanlarında bazen yüksek ücretlerle bazen de zorla çalıştırdıkları o Ermeni veya Rum taş ustaları, kaya erozyonunun matematiğini bizim bugün bildiğimiz kadar iyi biliyorlardı. İşaretleri rastgele bir taşa falan kazımadılar. Özel bir taş mı seçtiler yani? Tabii. Öncelikle su tutmayan kuzey rüzgarlarına kapalı ve dış etkenlere en dayanıklı bazalt veya sert kireç taşı ana kaya kütlelerini seçtiler. Ama asıl büyük mühendislik sırrı kullandıkları Horasan harcı adlı malzemede yatıyor. Horasan harcı mı? Bu harç tam olarak nasıl bir kimyasal tepkime yaratıyor da yüzyıllarca silinmeden kalabiliyor? Şöyle anlatayım, kayaya işaretleri kazıdıktan veya kabarttıktan sonra üzerlerini bu özel Horasan harcıyla tamamen mühürlebiler. Horasan harcı dediğimiz şey basit bir çimento falan değildir. İçinde yumurta akındaki proteinler, peynir altı suyu, özel bitkisel yağlar, yüksek ısıda kalsine edilmiş, dövülmüş kiremit ve sönmüş kirecin belirli oranlarda karıştırılmasıyla elde ediliyor. Bildiğin simya yapmış adamlar dağ dışında. Kesinlikle kireçteki kalsiyum karbonat, yumurta akındaki albümen proteiniyle birleştiğinde adeta doğal bir polimer oluşturuyor orada. Kuruduğunda günümüz betonundan bile daha sert, tamamen su kaydırıcı ve asit yağmurlarına bile direnen seramiksi bir zırha dönüşüyor tabaka. Yani o incecik ibik sayıları yüzyıllar boyunca doğaya meydan okuyacak şekilde kimyasal bir kalkanla korunmuş oluyor. Doğanın ortasında adeta kurşun geçirmez bir zırh yaratmışlar resmen. Şaka gibi. Ya hayvanlardan ve nesnelerden falan bahsettik ama hedefe yaklaştıkça sistemin daha da daralması, noktasal hale gelmesi gerekiyor galiba. 90 metrelik bir çapa ulaştın diyelim ama kazacağın o tam noktayı bulman lazım.
Hedefi küçültmek zorundasın. Evet, tam burada da anatomik şifrelerin, o insan uzuvlarının kayalara resmedildiğini görüyoruz. Eller ve ayak izleri falan gibi mesela. Dışı mesafe tayininde en keskin verileri sunan mikro ölçüm aletleridir aslında. Ancak burada anatomi devrededir. Sol el mi yoksa sağ el olduğuna çok dikkat etmek zorundasın. Normal şartlarda kayaya kazınmış kapalı bir sol el 40 adım ön tarafı gösterir. Sağ el ise bu mesafeyi uzatır ve 70 adım ön tarafı işaret eder. Peki el açıksa? Yani parmaklar bitişik değil de ayrık ayrık çizilmişse kayaya? İşte o an formül tamamen değişiyor. Açık bir sol el 19 adımı, açık bir sağ el ise 21 adımı simgeler. Ya şu rakamların seçimine bakar mısın? Neden 20 veya 50 değil de 19 ve 21? Bu küsuratlı gibi duran rakamların altında yatan asıl mantık ne? Mantık, tahmin edilebilirliği ortadan kaldırmaktır tamamen. Burada eşkıya numerolojisi dediğimiz sistem işlemeye başlar. 19 bir asal sayıdır bilirsin. Evet, sadece kendisine ve bire bölünür. Adamlar bilerek zorlaştırıyor işi. Tabii ki. Yani bir defineci şurada bir el var, herhalde 10 adım veya 50 adım ileri gitmem lazım diyerek deneme yanılma yoluyla falan o doğru noktayı bulamaz. Ayak izi işaretlerinde de durum tamamen aynıdır aslında. Kayadaki ayak izinin topuktan baş parmağa kadar olan uzunluğunu milimetrik olarak ölçersin. O izi bayağı cetvelle ölçüyoruz. Evet, çıkan bu anatomik ayak boyunu ya bir arşınla yani 70 santimetre ile çarparsın ya da hedef çok daha uzaktaysa bir kulaçla yani 280 santimetre katsayısıyla çarparak yürümen gereken net mesafeyi bulursun. Gözünde canlandırıyorum da bir ayak izi bulduğunda mesele sadece onun o ayak ucunun gösterdiği yönü takip etmek değilmiş. Kesinlikle değil. O ayağın numarasının hani santimetre cinsinden boyutunun bizzat yürünecek mesafenin matematiksel çarpanı olması, ya bu resmen açık havada taşa kazınmış bir Excel tablosu gibi bir şey. Excel tablosu benzetmesi durumun o arka plandaki mekaniğini çok iyi açıklıyor bence. Formüller, hücreler kaya üzerinde açıkça duruyor ama doğru hücreye yani o ayağın uzunluğuna doğru veriyi yani 78 santimetrelik eşkıya adımını girmezsen sonuç sana her zaman hata verir bilgisayardaki gibi. Yanlış yeri kazarsın. Aynen öyle. Bir başka karmaşık detay da eksik uzuvlardır. Örneğin bir el işaretin buldun ama baş parmağı kopuk veya o taş ustası tarafından kasıtlı olarak çizilmemiş. Bu sana şu yöne bu kadar adım git demez. Bu, arazide o eksik parçayı temsil eden bir kilit taşı araman gerektiğini emreder sana. O taşı bulup referans noktası yapmadan diğer hiçbir şifreyi çözemezsin. Sürekli bir zeka oyunu var işin içinde. Kaynaklar bu oyunların içinde bir de böyle geometrik şekillerle kurdukları tuzak sisteminden, özellikle o üçgenlerden falan bahsediyor. İki sahte bir gerçek kuralı varmış sanırım. Eşkıyalar peşlerindeki zaptiyeyi veya sonradan gelecek o hırslı defineciyi yormak, motivasyonunu kırmak ve sonunda vazgeçirmek zorundaydı. Bir kayada üçgen gördün diyelim. Deneyimsiz biri hemen üçgenin merkezini kırmaya veya o taşın tam ortasını falan kazmaya odaklanır. Hep öyle olur zaten efsanelerde. Oysa sistem sana 3 farklı rota sunar. Üçgenin 2 yönü tamamen boştur veya seni oyalayacak, yer altında zehirli gaz falan birikmiş sahte kuyulara, değersiz birkaç bakır sikkenin olduğu tuzaklı noktalara götürür. Gerçek hedefe ulaşmak için üçgenin 3 açısını hesaplaman gerekir. Açıları ölçeceğiz yani. Evet. Hangi açı diğerlerinden farklıysa, yani üçgenin o eşkenar yapısını bozan asimetrik, uyumsuz açı hangisi ise gerçek rota tam olarak orasıdır. İnsanları arazide bilerek daireler çizdirerek çıldırtıyorlar resmen. Peki, bu iki boyutlu kaya yüzeylerinden ve kağıt üzerindeki haritalardan çıkıp biraz da 3 boyutlu dünyaya dönelim istiyorum. Dağlık arazinin o eğimi ve mağaraların derinliği işin içine girince bu matematik nasıl ayakta kalıyor? Çünkü dağlar sonuçta düz birer kağıt parçası değil. Yokuş var, iniş var, uçurum var. Çok haklısın ve eşkıyalar da bu topografik gerçeğin gayet farkındaydılar. Sarp, dik bir arazide adım atarken eğimden dolayı yatay düzlemdeki mesafe tamamen bozulur. Yani yokuş yukarı kanter içinde attığın o 100 adımın yeryüzündeki kuş uçuşu iz düşümüyle dümdüz bir ovada attığın 100 adım asla aynı mesafeyi vermez.
Tabii ki vermez. Birinde yukarı çıkıyorsun. Eşkıyalar da haritalarındaki o 78 santimetrelik gerçek mesafeyi koruyabilmek için tıpkı modern harita mühendisleri gibi araziyi parsellemişler. Arazinin belirli noktalarına demir çubuklar çakıp aralarına ipler gererek ve kendi ürettikleri ilkel su terazilerini kullanarak o eğim sapmasını hesaplamışlar. Yani resmen matematiğini formüle dökmüşler. Kaynaklardaki o formül cidden çok çarpıcı. Eğim eşittir yükseklik farkı bölü yatay uzaklık çarpı 100. Bu adamlar dağ başında gece karanlığında jandarma baskını falan korkusu yaşarken bildiğin trigonometri yapıyorlar ya. Şifreleme sisteminin şaheserlerinden biri olarak kabul ediliyor zaten. Belgede kelimesine şöyle yazar: biz bu dağlarda 39 yıl 11 ay 29 gün 19 saat eşkıyalık yaptık. Şimdi bunu eline alan sıradan biri için vay canına adamlar ömürlerini dağda çürütmüş, oturup bir de günlük gibi bir şey yazmışlar falan gibi böyle çok dramatik bir anı cümlesi olarak duruyor aslında. İnsanların tam olarak o dramatik hikayeye inanmasını istiyorlar zaten ama bu tarihi bir kronoloji veya bir hatıra falan değildir. Bu doğrudan adım adım işleyen bir kroki koordinatıdır. Adeta bir yeraltı narenasyon kodudur o sayılar. Şifre numaraları yani. Aynen. Bir işaret noktasından başlarsın, 39 adım bir yöne gidersin, orada bulduğun kilit taşından 11 adım başka bir noktaya dönersin, sonra 29 adım ve en son o meşhur asal sayı olan 19 adımla asıl kazılacak hedefe ulaşırsın. O rakamları sen bir zaman birimi olarak okuduğun an sistemin tamamen dışında kalırsın. Her kelimenin, her rakamın altında bambaşka bir gerçeklik yatıyor resmen. Peki diyelim adım sayısını bulduk. Doğru açıyı falan hesapladık, o trigonometriyi çözdük ve kazacağımız noktaya geldik. Ne kadar kazacağız? Yani bu ganimetin büyüklüğü veya derinliği haritada nasıl belirtiliyor? Orada da işte devreye Osmanlı'nın hacim ve ağırlık birimleri giriyor. Neden uzunluk değil de ağırlık birimi kullanıyorlar dersen, çünkü belgeye doğrudan şuraya 5 metre derinliğinde bir çukur kazdık yazarlarsa, belgeyi ele geçiren herkes bunu anlar. Çok açık olurdu. Tabii, ancak bunu ağırlık üzerinden şifrelediklerinde durum değişir. Kaynaklara göre bir okka yaklaşık 1,282 kilogramdır. Eğer eşkıya belgesinde burada bir kantar altınımız var diyorsa ki bir kantar 44 okkaya yani yaklaşık 56 kilograma denk gelir. O da bayağı ağır aslında. Ağır ama bu iki kişinin biraz zorlanarak taşıyabileceği boyutta bir sandığın toprağa çok da derin olmayan bir şekilde gömülü olduğunu gösterir. Ama eğer belge çeki biriminden bahsediyorsa... Bir çeki ne kadarlık bir yüke denk geliyor orada? Bir çeki tam 225,7 kilogramlık devasa bir ağırlıktır. Eğer okuduğum belgede bir çeki yükten falan bahsediliyorsa o noktada öyle basit bir toprak kazısı yapamazsın. Kepçe lazım herhalde. Neredeyse. Bu ağırlık oraya toprağa gömülmüş bir küp falan değil. İçine insanların girebildiği odalar ve koridorlar halinde tasarlanmış devasa bir yeraltı mahzeni inşa edildiğinin, yani metrelerce derine inmen gerektiğinin işaretidir aslında. Altın gibi değerli sarı metallerin hesaplanmasındaysa şinik, ki o da yaklaşık 9,25 litrelik bir hacimdir ve İstanbul kilesi kullanılır. Bu hacimler hazinenin saklandığı o küplerin tam fiziksel boyutunu sana verir. Peki bu kazıda güvenli derinlik kuralı falan nedir? Çünkü metrelerce derine indikçe işin içine mekanik tehlikeler falan girmeye başlıyor okuduğumuz kadarıyla. Özellikle Bizans etkisindeki topraklarda veya eski Bizans tapınaklarının altyapısı üzerine kurgulanmış o eşkıya gömülerinde 3 metre derinlik bir alt limit olarak kabul edilmiştir her zaman. Neden 3 metre? Çünkü 3 metre ahşap destek sütunları falan kullanmadan, toprağın kendi ağırlığıyla çökmesini engellemeden o el yordamıyla inilebilecek maksimum güvenli sınırdır. 3 metrenin altına indiğin anda o mekanik tuzaklar devreye girmeye başlar artık. Tuzaklar ya... Kaynaklarda o kısımları okurken gerçekten zihnim yoruldu benim. Özellikle şu mağara tavanındaki ayak izi meselesi. İnanılmaz bir detay bence.
Evet ya, bir mağaraya girdiğini düşün, defineci psikolojisi her zaman yere, o toprağa odaklanmaktır. Hep böyle aşağıya bakarsın yürürken. Basacağın yere bakarsın doğal olarak. Eğer o çetenin mühendisi mağaranın tabanına değil de yüksek bir noktaya, tavan kısmına bir ayak izi veya el izi çizmişse, bu senin yere değil yukarıya bakman gerektiğine dair çok hayati bir uyarı kodudur. Bu, zemine o ağırlığa duyarlı mekanik bir tuzak kurulduğunun haberidir aslında. Tavandan bir şey mi düşüyor? Aynen, yanlış bir zemin taşına bastığında tavandan üzerine düşecek devasa ağırlıktaki o kaya bloklarının veya gizli bölmelerden fırlayacak okların serbest kalacağını gösterir sana o tavandaki iz. Bütün bu anlattıklarımızı o büyük resimle birleştirirsek, bu sistemin günümüz bilgisayar teknolojisindeki açık anahtarlı şifreleme, yani public key kriptografi dediğimiz sisteme birebir benzediğini görürüz. Dijital güvenlik ağlarıyla, yani bu internetteki güvenlik sistemiyle 19. yüzyıl eşkıyalarının sistemi aynı mantıkla mı çalışıyor diyorsun? Bunu biraz daha açar mısın? Hani nasıl bir benzerlik var orada? Temelde tamamen aynı mimari diyebiliriz. Açık anahtarlı şifreleme sistemlerinde diyelim ki bilgisayarlar arası bir mesaj yollanacak, kilit herkese açıktır. Herkes görebiliyor yani. Evet, herkes o kilidi görebilir. Eşkıyanın kayaya çizdiği o meşhur tabanca figürü veya elden ele dolaşan o sararmış harita da herkese açıktır. O bölgeden geçen bir çoban da, bir jandarma da o üçgeni falan görebilir. Bu public key, yani açık anahtardır. Ancak bu kilidi açıp mesajı, yani defineyi okumanı sağlayacak olan özel anahtar, private key, o kayanın üzerinde yazmaz hiçbir zaman. Anahtar eşkıyanın kafasında. Kesinlikle. Özel anahtar, o çetenin kullandığı o 78 santimetrelik adım boyudur. İbiklerin çarpılacağı o 72 santimetre katsayısıdır. Ellerin 19 adım kuralıdır. Veya demin konuştuğumuz o 39, 11, 29, 19 şeklindeki sayısal dizilimdir. Ve bu bilgi sadece çete üyelerinin zihnindedir. Sen o şifre çözücü katsayıyı falan bilmeden haritayı uygularsan, şifreleme seni ya o yeraltı tuzağına sürükler ya da 26 metre ötedeki bomboş bir çukura götürür. Vallahi bu harika bir toparlama oldu. Yani bu sohbetin başına dönersek aslında yıllarca bizim sadece dağlarda yol kesen, kervan soyan, belki de hani okuma yazması bile olmayan sıradan ilkel haybıtlar olarak bildiğimiz bu insanların dönemin resmi Osmanlı ölçü sistemini alıp tamamen ters yüz ettiklerini falan görüyoruz. Kendilerine has o 78 santimetrelik adımlarla, dağ başında yaptıkları o trigonometri hesaplarıyla, Horasan harcının o karmaşık kimyasal formülleriyle ve günümüzün o ileri seviye kriptografi algoritmalarına benzeyen yöntemler kullanarak adamlar dağların altında devasa, görünmez ve şifreli bir yeraltı bankacılık sistemi kurmuşlar. Olayın sadece bir altın bulma çabası olarak görmekten çıkıp tarihsel bir suç psikolojisine, dönemin o alternatif mühendislik ve matematik pratiklerini falan anlamak olarak okumak zorundayız bence. Karşımızdaki bu sistem hani ormanda bir doğa yürüyüşünden falan çok daha fazlası. O halde dinlerken zihnimizde canlanan o sarp dağlara ve esrarengiz şifrelere dair son bir düşünceyle bu incelememizi noktalayalım. Eğer toplumun dışına itilmiş, kanunsuz, hani hiçbir akademik bir eğitimden geçmemiş bu eşkıya grupları, o zorlu dağ şartları altında coğrafyayı, o anatomiyi ve matematiği bu kadar kusursuz bir şifreleme ve mühendislik mekanizmasına dönüştürebildiyse, tarih boyunca bizim sadece dışarıdan bakıp ilkel, cahil veya hani kulaktan dolma efsane falan diyerek burun kıvırdığımız diğer marjinal grupların sözlü kültürlerinde, o okudukları ninnilerde, nesilden nesile aktardıkları türkülerinde veya o rengarenk dokudukları halı motiflerinde falan daha ne gibi kayıp bilimsel gerçekler yatıyor kim bilir. Keşfedilmeyi bekleyen hangi devasa matematiksel formüller o ilkel sandığımız sanatın içinde gizli? Bir dahaki sefere doğada yürürken üzerinde garip bir şekil olan bir kayaya denk gelirsen, onun sadece rüzgarın aşındırdığı sıradan bir taş mı, yoksa deha işi devasa bir şifrenin açık anahtarı mı olduğunu tekrar düşün bence. Şöyle bir gözünüzde canlandırın. Hani günlerce o sarp dağlarda yürüyorsunuz, çalıları falan aralıyorsunuz ve birden yosun tutmuş devasa bir kayanın üzerinde o muazzam oymayı görüyorsunuz. Evet, o kalp atışının hızlandığı an. Aynen öyle. Kanatlarını açmış, adeta size bakan dev bir kartal figürü. Yani işte bu diyorsunuz kendi kendinize.
Sonra o kartalın gagasının işaret ettiği yere doğru heyecanla koşup oradaki farklı renkteki taşı yerinden söküyorsunuz. Ki bu yapabileceğiniz en büyük hata. Kesinlikle. Çünkü o an derinlerden böyle boğuk mekanik bir tık sesi geliyor ve saniyeler içinde hani 150 yıldır o anı bekleyen tonlaca su veya kum aniden üzerinize boşalmaya başlıyor. Yani hazineyi bulmadınız. Sadece o kusursuzca tasarlanmış ölümcül tuzağa düştünüz. Tam olarak bu. Öğrenmeye aç, bilgi bombardımanından sıkılmış ama derinlemesine analizleri seven siz değerli dinleyicimiz, bu derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün masamızda sıradan bir hazine avı masalı yok. Çok daha fazlası var. Evet, bugün 19. yüzyıl Osmanlı dönemi ve Balkan coğrafyasındaki o eşkıya zekasının şifrelerini çözüyoruz. Bir arazide yürürken gördüğünüz o gizemli işaretlerin hangisi gerçek, hangisi sizi o görkem tuzağına çeken sahte bir yönlendirme ve keşiften kazıya kadar bu süreç adım adım nasıl işler? Tabii bu sahte yönlendirmeleri anlamak için önce o işareti kayaya kazıyan kişinin zihnine girmemiz şart. Yani klasik bir arkeolojiden bahsetmiyoruz burada. Nasıl yani? Romalılar veya Yunanlılardan farkı ne ki bu adamların? Şöyle düşünün, klasik medeniyetler bir mezar yaptıklarında bunun bulunmasını, hatırlanmasını isterler. Hani burada ulu bir komutan yatıyor mesajı vardır. Ama eşkıya zihniyetinde asıl büyüleyici olan şey amacın tamamen zıt olmasıdır. Saklamak ve korumak, değil mi? Aynen öyle. Sadece saklamak da değil, yetkisiz erişimi sonsuza dek engellemek. Bilgiyi tek bir parça halinde bırakmazlar. Parçalarlar, geniş bir coğrafyaya dağıtırlar ve çok tehlikeli sahte verilerle harmanlarlar. Hı. Ya tam burada bir araya girmek istiyorum çünkü eminim dinleyicimizin de aklına takılmıştır. Hani dağda gezen, yol kesen eşkıyalardan falan bahsediyoruz. Evet. Bu adamlar nasıl oluyor da böyle ileri düzey psikolojik harp veya şifreleme algoritmaları kurabiliyorlar? Yani bu biraz abartı gelmiyor mu kulağa? Top yerinde bir şüphe aslında ama 19. yüzyıldaki o büyük çetelere baktığımızda sıradan köylülerden bahsetmiyoruz ki. Özellikle Volçan Voyvoda gibi figürleri bir düşünün. O meşhur çete lideri. Aynen. Adamın çetesinde ordudan firar etmiş Osmanlı ve Rus istihkam subayları var. Mühendisler, madenciler, hatta matematikçiler var. Yani bunlar aslında son derece disiplinli, yarı askeri örgütler. Hadi ya. Yani sadece bir çukur kazıp içine altınları atıp gitmiyorlar. Kesinlikle hayır. Devasa bir yeraltı bankacılık ve güvenlik ağı inşa ediyorlar resmen. Bakın işte bu detay her şeyi değiştiriyor. O zaman bu mühendislerin kurduğu o 3 kademeli hiyerarşiye bir geçelim. Masadaki saha raporları sistemin 3 aşamalı olduğunu söylüyor. Evet, bu hiyerarşiyi anlamak çok kritik. Birinci kademe için diyorlar ki birincil işaretler. Yani köprüler, şelaleler veya işte vadi girişlerindeki devasa yapılar. Doğru mu? Aynen öyle. Ve inanın en yaygın hata tam da bu noktada yapılıyor. İnsanlar gidip o köprünün veya dev kayanın altını kazıyor, oysa orada tek bir kuruş bile yok. Sadece bölgeyi teyit ediyorlar yani. Kesinlikle. O işaretlerin tek bir amacı var, o da konum doğrulaması. Yani elinizdeki haritaya bakıp, evet doğru vadesin, sisteme giriş yaptın diyorlar. Günümüzdeki bir GPS pimi gibi düşünün. Anlıyorum. Sonra ikinci kademe geliyor. İkincil yani o simgesel işaretler. Hani şu yılanlar, kartallar, haç figürleri falan. İşte sistemin sizi en çok manipüle ettiği yer burasıdır. O ölümcül yalanların en yoğun söylendiği aşama. Bu işaretler inanılmaz estetik, çok belirgindir. Ben buradayım diye bağırıyorlar adeta. Tam olarak öyle. Uzaktan bile görürsünüz. Amaçları tamamen sizin dikkatinizi üzerlerine çekmek ve sizi asıl hedeften saptırmaktır. Üçüncül ve asıl noktasal işaretler ise bambaşka bir yerdedir. O küçük işaretler mi? Aynen. O devasa, görkemli figürlerin çok uzağında, kayanın bir köşesinde zar zor fark edilen küçücük bir murç izi. Gerçek hedef işte o küçücük o izdir. Yani tamam bunu biraz açalım isterseniz. Bunu günümüzdeki o siber güvenlik sistemlerine çok benzetiyorum ben. Nasıl yani? Şöyle bir örnekleyin isterseniz. Şöyle, hani karşınızda duran o muhteşem işlenmiş yılan figürü var ya, aslında o bilgisayarınıza gelen acil başlıklı oltalama yani phishing mailimin ta kendisi. Şifrenizi unuttunuz buraya tıklayın diyen
mailler gibi. Aynen öyle. Hemen buraya tıkla, altın burada diyor size. Eğer hırsınıza yenilip o oltaya gelirseniz ya paranızdan oluyorsunuz ya da dağın başında canınızdan. Görkem tuzağı dedikleri bu olsa gerek. Muazzam bir analoji bu. Gerçekten de görkem tuzağı insanın hırsından beslenir. İnsan psikolojisi her zaman o büyük ve parlak olana yönelmeye programlıdır. Eşkıya da bunu bildiği için sizi zaafınızdan vurur. Peki o zaman dinleyicimizle beraber şöyle sanal bir araziye çıkalım diyorum. Bir kayanın önündeyiz, üzerinde de bariz bir şekil var. Bunun gerçek bir işçilik mi yoksa sadece rüzgarın aşındırdığı doğal bir çatlak mı olduğunu nasıl anlarız? Arazideki uzmanların ilk kuralı çok nettir. Eğer o kayanın önünde 10 kişi duruyor ve biri bu ayı, diğeri hayır bulut, öteki tekerlek diyorsa arkanızı dönüp gidin. Çünkü o doğaldır değil mi? Erozyon falan. Kesinlikle. Eşkıya asla baştan savma işi yapmaz. Gerçek bir oyma milimetrik bir simetriye sahiptir, anatomisi düzgündür ama asıl tehlikeli illüzyon doğayı taklit ettiklerinde başlıyor. Şu meşhur Horasan harcı meselesi mi? Raporlarda çok sık geçiyor. Nedir bu harcın sırrı tam olarak? Horasan harcı, yumurta akı, kan, kemik tozu, kül ve bazı organik reçinelerin karıştırılmasıyla yapılan dahiyane bir kimyasaldır. Kuruduğunda ana kayadan bile sert olur. İnanılmaz. İkil veriyorlar ki bildiğiniz doğal bir kaya çatlağı gibi duruyor. Yani taşı yontup oraya bir kapak uydurmak yerine kapağı bizzat taşın dokusunu taklit eden bir sentetik maddeyle sıfırdan üretiyorlar. Peki bunu nasıl ayırt edecek dinleyicimiz? Suyla. Doğal kaya ile bu Horasan harcının su emme kapasiteleri birbirinden farklıdır. O şüpheli yüzeye biraz su döktüğünüzde harç suyu farklı bir hızla emer. Rengi falan değişiyor mu? Aynen öyle. Kururken rengi ana kayadan bariz bir şekilde farklılaşır. Hatta çok hafif böyle kükürt veya organik bir yanık kokusu bile yayabilir. Islaklık kayanın yalan söylemesine her zaman engeller. Çok mantıklı. Peki bu görsel kamuflajdı. Bir de işin şu geometrik şaşırtmacaları var. Şu üçgen işareti örneğin. Arkeolojide kapalı bir mezarı temsil eder bildiğim kadarıyla. Klasik arkeolojide evet ama eşkıya sisteminde üçgen sizi uçuruma sürükleyen bir trafik levhasından farksızdır. Orada iki sahte bir gerçek mantığı işler. Nasıl çalışıyor bu kural? Üçgeni bulduğunuzda o iç açılarını çok hassas ölçmeniz lazım. İki açı birbirine eşittir ama üçüncü açı mesela daha dardır. İşte gerçek yön o farklı olan açının baktığı yöndür. O diğer iki eşit açı ne işe yarıyor o zaman? Sizi haftalarca yanlış vadilerde yormak, enerjinizi tüketmek ve sonunda pes ettirmek için tasarlanmış sahte hedeflerdir. Sırf hırsınız sizi yönlendirsin diye. Matematiksel bir eleme resmen. Ama işin gerçekten ilginçleştiği yer bence o hayvan figürlerindeki manipülasyon. Eşkıyalar insan psikolojisini ne kadar iyi okuyor inanamıyorum. Mesela yılan işareti bizi tam olarak nasıl kandırıyor? Şöyle anlatayım. Doğada gerçek bir yılanla karşılaştığınızda gözünüz refleks olarak nereye odaklanır? Yani doğal olarak kafasına bakarım, zehir orada çünkü. Tam da bu yüzden eşkıyalar yılanın kafasını veya o dışarı çıkmış dilini sahte hedef olarak kurgular. O dilin gösterdiği yöne gidenler haftalarını harcar ve hiçbir şey bulamaz. Algı yönetimi yapıyorlar yani. Tehlike burada ama hazine bambaşka bir yerde diyor. Aynen öyle. Gerçek hedef genellikle yılanın kuyruk bitimindeki alakasız taşın altındadır. Hele yılan çöreklenmişse, yuvarlak bir formdaysa, hazine doğrudan o ana kayanın merkezindedir. Uzağa gitmeye gerek yoktur. Bu bahsettiğiniz şey kartal işaretleri için de geçerli o zaman. Hani devasa, kamyon büyüklüğünde bir kayayı kuşa benzetip hemen işte işaret bu diyerek atlıyoruz ya. Ki bu yine o bahsettiğimiz görkem tuzağı, arazide rüzgarın tesadüfen kuşa benzettiği binlerce kaya vardır. Gerçek kartal oyması kusursuz olmalıdır. Dahası kartalın pençesindeki tırnakların sayısı bile gizli bir kriptodur. Hadi ya, tırnak sayısı mı? Evet, o size kaç adım atacağınızı söyler, kafasının baktığı yöne değil, o tırnakların işaret ettiği o küçücük sıradan dere yatağına odaklanmanız gerekir. Algı yönetimi dedikleri bu olsa gerek. İnsan zihnini hackliyorlar resmen. Peki, diyelim ki biz çok uyanığız. Sahte bir işareti eledik, farklı açıyı falan bulduk ve kağıt üzerinde bir yöne ulaştık. Bu bizi doğrudan hazineye götürür mü yoksa başka bir test daha mı var? Olmaz olur mu?
Eşkıya her zaman bir doğrulama filtresi daha kurar. Bulduğunuz yönün coğrafi bir mantığı var mı onu test etmeniz gerekir. Pusulaya güvenemezsiniz, manyetik alanlar değişebilir ama güneş asla yalan söylemez. Gölge çubuğu yöntemi, değil mi? Raporlarda gnomon olarak da geçiyor. Evet, gnomon. Eşkıyalar doğayı bir yalan makinesi olarak kullanmışlar. Çok basit ama astronomik olarak kusursuz bir sistemdir. Bu yönü nasıl test edeceğiz peki? Dinleyicimiz eline o çubuğu alsa ne yapması lazım arazide? Yere tam 90 derece açıyla yaklaşık 50 santimlik bir çubuk diktiğinizi düşünün. Sabah güneşi doğduğunda çubuğun gölgesinin düştüğü ilk uç noktayı işaretliyorsunuz. Bu sizin batı yönünüz. Sonra 20 dakika falan bekliyorsunuz. Güneş hareket ettikçe gölgenin ucu da kayıyor tabii. O yeni ucu da işaretliyorsunuz. Bu da doğu yönünüz. Bu iki noktayı birleştirdiğinizde kusursuz bir doğu-batı hattı elde ediyorsunuz. Yani arazinin ortasına mükemmel çalışan ilkel bir güneş saati kuruyoruz aslında. Sonra da o kayadaki işaretle güneşin söylediğini çapraz sorguya alıyoruz. Aynen öyle. Diyelim ki kayadaki yılanın kuyruğu kuzeydoğuyu gösteriyor. Ama gölge çubuğuyla o yöne bir bakıyorsunuz, karşınızda dimdik bir uçurum var ya da kazı yapılamayacak sarp bir kayalık. Anladım. O zaman o işaret kesinlikle sahte bir yönlendirmedir diyoruz. Bu başka şahitler de var. Ağaçlardaki kuzeye bakan yosunlar veya karınca yuvalarının o güneye yığdıkları topraklar gibi. Peki doğa yalan söylemiyor tamam ama suyun durumu nasıl? O belgelere baktığımda suyun bir can kurtarandan çok muazzam bir illüzyon aracı olduğunu gördüm. Şelale arkası gizli girişleri mi kastediyorsunuz? Sadece o da değil, hani kışın sular yükseldiğinde kaybolan, yazın sular çekilince ortaya çıkan işaretler var. Ya da kurak bir yerin ortasında devasa bir balık figürü olması mesela. O balık işareti orada size resmen gülüyordur zaten. Etrafta su yoksa, kurumuş bir dere yatağı yoksa o işaret %100 sahtedir. Eşkıya, balık gibi su sembollerini her zaman su dinamiğiyle çalışan mekanizmaların yakınına yapar. O mühendislik dehası zamanla bile oynuyor. Mekanın şifrelediklerini anladık ama o Volçan Voyvoda'nın günlüklerindeki garip tarihler var. Diyor ki, biz bu dağlarda 39 yıl, 11 ay, 29 gün eşkıyalık yaptık. Evet, kulağa efsanevi bir hatırat gibi geliyor değil mi? Kesinlikle. İnsan okuyunca yahu adamlar dağda eşkıyalık yaparken bile muhasebe kaydı tutmuş diyor. Oysa onun zamanla veya tarihle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Eğer bunu büyük resimle bağlarsak, bu zaman kılığına girmiş doğrudan bir adım şifresidir. Bir dakika, bunu biraz daha detaylandıralım lütfen. Neden adım sayısını doğrudan yazmıyorlar da yıl ve ay diyerek işi karmaşıklaştırıyorlar? Çok basit bir güvenlik önlemi. O kağıt bir Osmanlı zaptiyesinin eline geçerse ve orada 39 adım sonra kaz yazıyorsa zaptiye gider ve hazineyi bulur. Ama 39 yıl eşkıyalık yaptık cümlesi hiç şüphe çekmez. Müthiş bir kamuflaj. Aynen öyle. O rakamların içindeki matematiksel bir formül, mesela 39 ile 11'i toplayıp 29'u çıkarmak size ana işaretten sonra gitmeniz gereken net mesafeyi verir. Zamanı mesafe birimi olarak kullanmak en zekice hamlelerden biridir. İnanılmaz gerçekten. Düşünsenize, elinizdeki veriler doğru, bulduğunuz harita doğru, bölge de doğru. Ama siz o kağıttaki o yıl kelimesini gerçek zaman sanıyorsunuz. Yani ölçüm biriminiz baştan yanlış. Ve bu sizi metrelerce, belki kilometrelerce yanlış bir noktaya götürüyor. İş hayatında da kendi projelerimizde de böyle değil midir zaten? Şirketin elinde harika veriler vardır, pazar analizleri kusursuzdur ama siz o veriyi yanlış metriklerle ölçerseniz sizi en doğru projede bile uçuruma, başarısızlığa götürür. Kesinlikle yanlış metrik doğru harikayı bir çöpe dönüştürür. Şimdi artık elleri toprağa bulama vakti. İşaretin keşfinden kazı aşamasına kadar adım adım neler oluyor, oradaki tuzaklar neler? Her şeyden önce o kaynaklarda altı defalarca çizilen kuralı hatırlamamız lazım. İşareti keşfettiniz mi? Asla ama asla o işareti kırmayın. Neden ki? Taşı kırıp hemen içine baksak zaman kazanmaz mıyız? O kaya parçasının içinde altın falan yok çünkü. O işaret sadece bir haritadır, bir kilit şifresidir.
Siz anahtarı kırarak kapıyı açmaya çalışıyorsunuz. İşareti kırdığınız an o şifrenin gösterdiği yön ve derinlik bilgisi sonsuza dek silinir. Çözümü yok etmiş olursunuz. Anlıyorum. Yani birinci adım işareti korumak. Peki kazı öncesi o tuzak analizi nasıl yapılıyor? Diyelim ki sahte işaretin peşinden gittik ve yanlış kapağı açtık. Sistem bize ne yapıyor? Bunun bedeli çok ama çok ağırdır. İlk olarak görsel uyarıcılarla karşılaşırsınız. Açık ağızlı bağıran bir insan yüzü gördüyseniz mesela veya dişleri görünen bir figür, bir akrep. Bu içeride bir tehlike var demek mi? Bu, içeride zehir veya ölümcül bir mekanik tuzak var demektir. Sikkelerin üzerine sürülmüş kontak zehirleri olabilir. Dokunduğunuz an kana karışan türden. Ya da o havasız mahzene sıkışmış zehirli gazlar. Peki fiziksel tuzaklar, programın başında bahsettiğimiz o mekanizmalar, dağın başında sular, kumlar nasıl tetikleniyor ki? Eşkıyaların mühendisleri devasa hidrolik sistemler kuruyor. Kil künklerle, yani o antik su borularıyla göllerden su çekiyorlar kazı alanına. Siz yanlış taşı yerinden oynattığınızda hava mührü bozuluyor ve o basınçla saniyeler içinde odayı su basıyor. Ya kum havuzları. Onlar da devasa bir kum saati mantığıyla çalışır. Üzerine basınca tetiklenen bir kilit taşı vardır. Bastığınız an tavan açılır ve tonlarca ince elenmiş kum saniyeler içinde bütün tüneli doldurur. Hem hırsızı yok eder hem de definenin üzerini öyle bir örter ki bir daha kimse bulamaz. Çok acımasız ve kusursuz bir tasarım. Diyelim ki her şeyi aştık, uzmanlığımızı konuşturduk ve yasal olarak bir kazı yapıyoruz. O süreç nasıl işliyor? Çünkü insanlar genelde altınları alıp eve götüreceklerini sanıyor. Öyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Sit alanlarında kaçak kazı yapmak zaten yasa dışıdır ve cezası çok ağırdır. Ruhsatlı kazılarda ise devletin uzmanları ve emniyet gözetiminde işlem yapılır. Paylaşım nasıl oluyor peki? Şöyle, mülk durumuna göre değişmekle birlikte devlet ve defineci arasında belirli pay oranları vardır. Örneğin hazine arazisinde bulunmuşsa %50, %50 gibi objektif bir paylaşım yapılır. Ancak çıkan şey tarihi bir eserse bu zaten müzelere gider, insanlığın ortak mirasıdır. Peki siz değerli dinleyicimiz, tüm bu anlattığımız süreç aslında bize ne fısıldıyor? Defineciliğin sadece dağa çıkıp el feneriyle bir altın bulma hevesi olmadığını fark ettik değil mi? İşin içinde devasa bir arkeoloji, jeoloji, kimya ve mühendislik bilimi var. Kesinlikle. Yani öyle tılsımlara, cinlere falan inanmak yerine hani belgelere göre cin değil mekanik bir yer değiştirme taktiğidir o zaten. Sadece analitik zekaya güvenmek gerekiyor. Zaten başarısız olanlar suçu hep mistik güçlere, perilerin altının yerini değiştirmesine atarlar. Oysa sen sadece eşkıyanın 100 yıl önce kurduğu bir görkem tuzağına düştün. Kilit taşına bastın ve sandık farklı bir tünele kaydı. Hepsi bu. Bugün gerçekten de bu derinlemesine incelememizde eşkıya zihniyetinin dehlizlerine girdik. O devasa görkem tuzaklarını, üçgen ve yılan sembollerindeki sahte yönlendirmeleri nasıl eleyeceğimizi gördük. Keşiften kazıya kadar olan o acımasız mühendisliği özetledik. Bilginin nasıl silaha dönüştüğünü gördük aslında. Evet, işte bu yüzden bugün bir dağ başında harita peşinde define aramıyor olabilirsiniz ama hayatınızın her alanında size çok aşikar, çok parlak ve hani resmen gel beni bul diyen fırsatlarla veya verilerle karşılaştığınızda şöyle bir durun. Bir adım geri çekilip geniş açıdan bakmak lazım. Aynen öyle. Belki de o sizi asıl hedeften uzaklaştırmak için tasarlanmış devasa bir görkem tuzağıdır. Gerçek değer her zaman o küçük detaylarda, o gizli, kimsenin umursamadığı murç izlerinde saklıdır. Gerçek hazine detaylardadır her zaman. Bu şifreleri tasarlayan 19. yüzyıl eşkıyalarının kendilerinden 100 yıl sonra yaşayacak modern insanların hırslarını böyle kusursuzca manipüle edebilmesi inanılmaz değil mi? Hep aklıma şu soru takılıyor. Peki ya asıl hazine toprağın altındaki o altınlar değil de yüzyıllar öncesinden bugüne uzanan bu kusursuz zeka oyununun ta kendisi ise? Bu çok iddialı bir bakış açısı. Sizce o şifreleri çözmenin, o yüzyıllık bir zihni alt etmenin verdiği haz, o paslı sandıktan çıkacak altından daha mı değerliydi? Bunu bir düşünün. Hayal et, ıssız bir Anadolu dağındasın.
Güneş tepede, kavurucu bir sıcak var. Böyle her yer toz toprak içinde falan. Belki de eline geçmiş eski sararmış bir haritayla günlerce o sarp kayalıkları tırmanıyorsun. Ve sonunda hani o efsanevi an geliyor, kayaların altına ustaca gizlenmiş, toprağın derinliklerine gömülmüş o devasa eşkıya hazinesini buluyorsun. Kalbin deli gibi çarpıyordur tabii o an. Aynen öyle. Küpün kapağını böyle yavaşça aralarken gözünün önüne o Hollywood filmlerindeki gibi etrafa saçılan altınlar, o altınları koruyan ruhani hayaletler veya ne bileyim antik lanetler falan geliyor değil mi? Ama bir saniye. Kapağı açtığında seni bekleyen asıl tehlike mistik bir lanet veya doğaüstü bir varlık değil, karşı karşıya kaldığın şey yüzyıllar öncesinden günümüze miras kalmış kelimenin tam anlamıyla ölümcül bir biyokimyasal savaş teknolojisi. Kesinlikle. Yani o kapağın açıldığı an sıradan bir zaman kapsülünün değil, kurbanını bekleyen sessiz, kimyasal bir katilin uyandığı andır aslında. Bu yüzden o anki heyecan yerini çok hızlı bir şekilde biyolojik bir felakete bırakır. İşte bugünkü derinlemesine incelememizde adli toksikoloji makalelerinden, arkeolojik kazı analizlerinden ve gizlilikle elden ele dolaşan şu eski defineci rehberlerinden oluşan devasa bir bilgi yığınını masaya yatırıyoruz. Çok da kapsamlı kaynaklar bunlar. Evet, amacımız da şu, eşkıya paralarının üzerine dökülen o akıl almaz zehirlerin tüller ürpertici kimyasını deşifre etmek. Bu zehirlerin hani halk arasında nesilden nesile aktarılan o meşhur tılsım ve cin efsanelerinin nasıl yarattığını anlamak istiyoruz. İşin psikolojik boyutu çok ilginç zaten. Kesinlikle öyle. Ve en önemlisi bugün hala toprak altında yatan bu ölümcül tuzaklara karşı modern bilimin, adli tıbbın ne tür temel güvenlik önlemleri sunduğunu konuşacağız. Aslında toprağın altına gömülü o eşkıya küpünü, pimi çekilmiş ancak yüzyıllardır patlamamış, hani kendi içine hapsolmuş bir kimyasal el bombasına benzetebiliriz sanırım. Bu el bombası analojisi olayın fiziğini anlamak için harika bir başlangıç noktası bence. Zira hani sıradan bir patlayıcı zamanla nemden veya paslanmadan dolayı işlevini yitirirken Bozulur yani normalde. aynen bozulur. Ama bu kimyasal tuzaklar tam tersi bir prensiple çalışır. Kapalı ortamda kaldıkları o yüzyıllar boyunca toksik potansiyellerini yitirmek bir yana buharlarla ve gazlarla kendi içlerinde daha da yoğunlaşırlar. İşin tarihsel kökenine indiğimizde ise çok daha şaşırtıcı bir manzarayla karşılaşıyoruz. Bu paraları ölümcül kimyasallarla yıkama geleneği, dağdaki birkaç eğitimsiz haydutun deneme yanılma yoluyla bulduğu bir yöntem değil. Sistemin mimarı doğrudan doğruya Bizans İmparatorluğu'nun ta kendisi. Bir saniye. Yani bildiğimiz o dağ eşkıyaları, kimyasal savaş taktiklerini devasa bir imparatorluğun devlet geleneğinden mi kopyaladılar? Bu bağlantı nasıl kurulmuş olabilir ki? Şöyle düşün, Bizans İmparatorluğu, devlet hazinesini, kiliselerdeki o paha biçilmez kutsal emanetlerini ve stratejik rezervlerini hırsızlardan korumak için çok katı, kurumsallaşmış güvenlik protokollerine sahipti. Yani hazineyi korumak için özel birimleri mi vardı? Aynen, sarayın mazenlerinde çalışan eczacılar ve simyacılar altın ve gümüş gibi metallerin üzerine sürüldüğünde hem o metali oksitlenmekten yani kararmaktan koruyan hem de ona dokunanı ölümcül şekilde zehirleyen özel bileşikler geliştirmişlerdi. Vay canına, hem parayı parlatıyor hem adam öldürüyor. Kesinlikle. Bu formüller aslında devlet sırrıydı. Ancak 18. ve 19. yüzyıllara geldiğimizde Balkanlar ve Anadolu hattında imparatorluklar zayıflarken terör estiren o Volçan Voyvoda veya Pop Martin gibi efsanevi eşkıya liderleri sahneye çıktı. Bunlar çok meşhur isimler defineci aleminde. Tabii herkes bilir ve bu adamlar birkaç atlıyla yol kesen sıradan soyguncular değillerdi. Adeta paramiliter bir organizasyon yönetiyorlardı. Yanlarında usta taş işçileri, profesyonel haritacılar ve en önemlisi eski Bizans kayıtlarını, o gizli simya ve eczacılık metinlerini okuyabilen uzmanlar barındırıyorlardı. İnanılmaz bir organizasyon gerçekten.
Yani dağ eşkıyası dediğimiz adamlar aslında dönemin biyokimyagerlerini, mühendislerini istihdam ediyorlar. Kendi çaldıkları devasa ganimetleri korumak için devletin en üst düzey güvenlik teknolojisini kullanıyorlar. Tam olarak öyle. Kaynaklarımızı incelediğimde özellikle inorganik zehirlerin, ağır metallerin falan çok sık kullanıldığını görüyorum. İlk sırada da cıva var. Cıvayı hepimiz o eski ateş ölçer termometrelerden biliyoruz gerçi ama peki bu madde o küplerin içinde nasıl bir ölüm makinasına dönüşüyor? Cıva, element tablosunda oda sıcaklığında sıvı halde bulunabilen tek metaldir. Onu bir silah yapan en kritik fiziksel özelliği ise yüksek bular basıncıdır. Eşkıyalar altın ve gümüşleri o küplere veya sandıklara tıka basa doldurduktan sonra üzerine litrelerce saf sıvı cıva döküyorlardı. Litrelerce mi? Evet, hiç acımadan. Ardından kapağı hava almayacak şekilde bal mumu veya reçinelerle sımsıkı mühürlüyorlardı. Yıllar, 10 yıllar ve yüzyıllar boyunca o sıvı cıva kapalı küpün içinde yavaş yavaş buharlaşıyor. Gaz haline geçiyor yani. Aynen. Gidecek hiçbir yeri olmadığı için içeride inanılmaz yoğunlukta bir gaz bulutuna dönüşüyor. Eş zamanlı olarak da paraların üzerinde bilimde amalgam dediğimiz cıvanın diğer metallerle kepkimeye girerek oluşturduğu o ölümcül tabaka meydana geliyor. O halde o heyecanlı defineci kapağı kırdığı an dışarıya gözle görünmeyen bir gaz bulutu fışkırıyor. Ve o ilk hevesle alınan derin nefes aslında doğrudan cıva buharını ciğerlerin en derinlerine kadar çekmek anlamına geliyor. Kesinlikle. Tıp dilindeki adıyla akut merkuralizm yani ağır cıva zehirlenmesi tam o ilk nefeste tetiklenir. Cıva buharı akciğer alveollerinden kana o kadar hızlı karışır ki kurbanın boğazında anında şiddetli bir yanma başlar. Eyvah eyvah. Ağzında böyle sanki bir avuç bozuk para çiğnemiş gibi çok yoğun, iğrenç bir metalik tat oluşur. Çok kısa bir süre içinde diş eti kanamaları, doku şişlikleri falan baş gösterir. Cıva doğrudan nörotoksiktir hani. Kan-beyin bariyerini saniyeler içinde geçerek merkezi sinir sistemini çökertmeye başlar. Kas spazmları, şiddetli titremeler ve sonunda organ yetmezliği gelir. Duyarken bile nefesim daraldı yemin ederim. Ama notlarıma göre cıvadan çok daha korkunç, hani eşkıyaların en favori silahı olan başka bir inorganik madde daha var, arsenik. Ah evet, sinsi katil. Tatsız, kokusuz, hatta kaynaklardaki bir toksikoloji raporu arsenik trioksitin toprak altında uygun koşullarda 60 bin yıl bile kimyasal yapısını bozmadan ölümcül kalarak bekleyebildiğini söylüyor. 60 bin yıl. İnsanlık tarihinden bile uzun bir süre bu. İnanılmaz bir direnç gerçekten. Peki bu arsenik nasıl çalışıyor? Diyelim ki ben maske falan taktım, gazı solumadım ama o altınlara büyük bir sevinçle çıplak elle dokundum. Hollywood filmlerindeki gibi boynumu tutup hemen oracıkta yere mi yığılıyorum? İşte arseniği eşkıyalar için mükemmel bir silah yapan şey tam da bu sorunun cevabında gizli. Hayır, oracıkta yere yığılmıyorsun. İşin o psikolojik harp boyutu burada devreye giriyor zaten. Nasıl yani? Arsenik trioksit, deri yoluyla mükemmel bir şekilde ve çok hızlı emilen bir bileşiktir. O parayı eline aldığında, ovuşturduğunda zehri sistemine çoktan sokmuş olursun. Hücrelerinin içine işler. Ancak arseniğin biyolojik yapısı gereği tam 40 ila 45 günlük bir kuluçka süresi vardır. Yok artık. 45 gün mü bekliyor içeride? Aynen öyle. Zehir, hücresel düzeyde enzimlerin çalışmasını yavaş yavaş, tamamen sessizce durdurur. Yani adam dağda bir küp altın buluyor, sandığı açıyor, altınları cebine dolduruyor, heyecanla köyüne dönüyor, karısına çocuklarına haber veriyor falan. Eşya alıyor, zengin oldum diye haftalarca kutlamalar yapıyor. Kendini dünyanın en şanslı insanı sanarak 1,5 ay geçiriyor. Aynen. Ve o 45 günün sonunda sistemik tahribat sessizce zirveye ulaşıyor. Kurbağana aniden akut mide ağrıları, böyle şiddetli kramplar başlar. Ardından halk arasında ciğerlerin sönmesi denilen, geri dönüşü olmayan masif akciğer tahribatı meydana gelir. İnanılmaz. Çok kısa süre içinde kan kusarak kesin ölüm gerçekleşir. İşte işin o sosyolojik silah kısmı burada başlıyor demek ki. Düşünsene, köydeki insanlar ne görüyor? Bir adam dağdan altın bulup getiriyor, zengin oluyor. Ama 1,5 ay sonra hiçbir hastalık belirtisi yokken aniden acılar içinde kan kusarak ölüyor.
O dönemin Anadolu köyündeki veya Balkan kasabasındaki bir insanın kimyadan, kuluçka süresinden, ne bileyim hücresel enzim yıkımından haber olması imkansız. Kesinlikle hiçbir fikirleri olamaz. Köylü ne diyecek peki? Doğrudan doğaüstü güçlere bağlayacak, altınlar lanetli diyecek, eşkıyanın parası haramdır, üzerinde cinler bekliyor, dokunanı çarpar diyecek. Bu sayede çeteler aslında bir damla kimyasalla bütün bir bölgenin toplumsal hafızasını korkuyla şekillendirmiş oluyorlar. Halkı kendi ganimetlerinden uzak tutmak için bundan daha kusursuz bir psikolojik manipülasyon olamaz. Harika özetledin. Ağır metallerin kitlelere nasıl yönlendirdiğini çok net bir şekilde açıkladın. O korku duvarı sayesinde eşkıyaların hazineleri yıllarca güvende kaldı zaten. Fakat dönemin biyokimyagerleri diyebileceğimiz bu adamlar sadece inorganik laboratuvar metalleriyle falan yetmediler. Başka ne kullandılar ki? Anadolu ve Balkan florası, o bitki örtüsü de onlar için uçsuz bucaksız doğal bir cephanelikti aslında. Botanik zehirlerin kimyasını çok iyi çözmüşlerdi. Topladıkları endemik bitkilerden elde ettikleri yoğun özütleri o kapalı küplerin, nemli mahzenlerin içinde yüzyıllarca aktif kalacak şekilde formüle ettiler. Ağır metallerin o yavaş sinsi ilerleyişi bir yana, işin bir de hani anında etki eden doğanın kendi laboratuvarından alınmış silahları var sanırım. Botanik zehirler listesine baktığımda 2 bitki bütün kaynaklarda devasa harflerle öne çıkıyor. Birincisi baldıram otu. Baldıran otu, bilimsel literatürdeki adıyla Conium maculatum, Antik Yunan'da filozof Sokrates'in idamında kullanılmasıyla tarihe geçmiş o namı diyar ünlü zehir. O da mı baldıranla öldürülmüş? Evet. Eşkıyaların simyacıları bu bitkinin özellikle köklerinden ve tohumlarından elde ettikleri çok yoğun bir özütü kaynatarak paraların ve sandıkların üzerine sürüyorlardı. Baldıranın ölümcül sırrı içindeki koniin adı verilen kimyasal bir alkaloittir. Alkaloidler, hani bitkilerin kendilerini böceklere ve otçullara karşı korumak için ürettiği azotlu organik bileşiklerdir ve insan fizyolojisinde çok yıkıcı etkilere sahiptir. Ne yapıyor peki vücuda girince? Koniin vücuda girdiği anda sinir sistemi ile kaslar arasındaki iletişimi sağlayan reseptörleri bloke eder. Yani beyin kaslara hareket et sinyali gönderiyor ama kaslar bu sinyali alamıyor, öyle mi? Tam olarak öyle. Kurbanın bilinci tamamen cam gibi açıktır. Neler olduğunu anlar ama hiçbir şey yapamaz. Felç önce ayaklardan başlar, yavaş yavaş yukarı doğru tırmanır, sonunda solunum kaslarına, diyaframa ulaşır. En korkuncu da o herhalde. Aynen. Solunum felci gerçekleşirken kurban boğulduğunu hisseder. Bu felç evresinde yüz kasları istemsizce kasıldığı için kurbanın yüzünde tıp tarihinde sardonik gülümseme olarak bilinen son derece ürkütücü, adeta alaycı ve donuk bir tebessüm oluşur. Düşünsene, köylüler dağdaki bir mağarada define aramaya giden birini buluyorlar. Adam ölmüş ama yüzünde tuhaf, korkutucu ve donuk bir gülümseme var. Altınları gördü, aklını kaçırdı ve cinler onu gülerek öldürdü hikayesinin nasıl doğduğunu şimdi iliklerime kadar hissediyorum. Botanik zehirlerin kurbanın bedeni üzerindeki bu görsel etkisi efsaneleri besliyor resmen. Kesinlikle besliyor. Peki ikinci büyük bitkisel silah neydi? Güzel avrat otu, yani belladonna. Eğer baldıran otu bedeni hapsediyorsa, belladonna doğrudan zihni parçalamak için kullanılıyordu. Belladonna çok daha kompleks bir etkiye sahip, içerisinde atropin ve skopolamin adı verilen, modern tıpta hala çok dikkatli dozlarda kullanılan psikoaktif bileşikler barındırır. Psikoaktif derken halüsinasyon mu gördürür? Aynen. Bu özüt, kapalı bir odada havaya karıştığında veya deriden emildiğinde, fiziksel bir ölümden ziyade kurbanda tam bir zihinsel yıkım, tıp dilindeki karşılığıyla ağır bir delirium yaratır. Kurbanın kalp atışları çılgınca hızlanır, göz bebekleri kocaman olur ve gerçeklikle bağı saniyeler içinde tamamen kopar. Şiddetli ve çok gerçekçi halüsinasyonlar görmeye başlar. Bir dakika. Sanırım şu an taşlar büyük bir gürültüyle yerine oturdu bende. Yüzyıllardır definecilerin kahvehanelerde, köy meydanlarında falan birbirlerine anlattıkları o meşhur, tüyler ürpertici hikayeler var ya hani. Hı hı.
Hangileri? İşte mağaraya girdik, birden gölgelerden cinler saldırdı. Altınların üzerinde yatan, devasa ateş saçan yılanlar gördük. Veya duvarlardan çığlık sesleri geliyordu. Tılsım bizi çarptı, zor kaçtık falan filan. Evet. Bunların hiçbiri yalan değil. Adamlar gerçekten o yılanları gördüler. Gerçekten o sesleri duydular. Ama bu mistik bir olay değil. Bu kapalı bir odada yüksek dozdaki belladonna buharını soludukları için yaşadıkları ağır kimyasal bir halüsinasyon. Mitolojinin ve halk efsanelerinin ardına saklanmış o soğuk laboratuvar gerçeği tam olarak budur. Definecilerin nesillerdir tılsım veya lanet dediği şey, nörotoksik bitki özlerinin beyindeki kimyasal yansımalarından başka bir şey değildir aslında. Eşkıyalar insan psikolojisini o kadar iyi biliyorlardı ki, korkunun altından daha iyi bir koruyucu olduğunu keşfetmişlerdi. Adamlar dahi resmen. Öyleler. Hatta kaynaklarımıza göre, tılsım zannedilen ölümlerin ve halüsinasyonların adli tıptaki bir diğer büyük ve tamamen doğal sorumlusu da mağaralardaki yarasa dışkılarıdır. Yarasa dışkısı mı? Bütün o kimyasal silahlardan sonra bir de yarasalar mı devreye giriyor? O nasıl öldürüyor ya? Şöyle, yarasa dışkılarına biyolojide guano denir ve bu dışkıların içinde özellikle karanlık, nemli ve havasız mağara ortamlarında Histoplasma capsulatum adında son derece ölümcül bir mantar sporu ürer. Mantar mı? Evet, yüzyıllardır hava sirkülasyonu olmayan mühürlü bir mağaraya girdiğinizde ve o tozu kaldırdığınızda havaya trilyonlarca görünmez mantar sporu saçılır. O sporları tek bir nefeste ciğerlerinize çekersiniz. Sonuç, tıp dilinde histoplazmozis denilen ağır bir enfeksiyon hastalığıdır. Nasıl belirtileri var bunun? Belirtileri veremle, yani tüberkülozla neredeyse birebir aynıdır. Ciğerleriniz hızla iflas eder. Kan tükürmeye başlarsınız. Kan oksijenlenemediği için oksijensiz kalan beyin hücreleri ölmeye başlar ve ölmeden hemen önce yine o meşhur halüsinasyonları öğretir. Yani adam kan kusarak ve hayaletler görerek ölüyor. Yok artık. Ortada bir lanet, bir cin veya büyü falan yok. Ortada saf mikrobiyoloji ve solunum yetmezliği var desene. Kesinlikle öyle. Vay canına. O mistik korku perdesini araladığında arkasından pan donanımlı bir toksikoloji laboratuvarı çıkıyor resmen. Ama benim aklıma şu takılıyor şimdi. Eğer bu mağaralar, bu küpler, her yere yayılan cıva buharları, arsenik tozları, belladonna gazları ve ölümcül mantar sporlarıyla dolu birer gaz odasıysa, bu eşkıyalar kendi adamlarının yıllar sonra geri dönüp o parayı güvenle almasını nasıl sağlıyordu? Sonuçta kendilerini de o mağarada boğmak istemezler herhalde. Kaynaklar burada eşkıya semiyolojisinden falan bahsediyor. Doğada, kayaların üzerine bıraktıkları o ölüm uyarıları, işaret dilleri falan var. Tabii, eşkıyalar kendi sistemlerini kurmuşlardı. Gördüğünüz o işaretler, kayalara rastgele çizilmiş sanatsal resimler veya basit yön okları falan değildir. Bunlar, şifreyi bilen kendi çete üyeleri için bırakılmış tehlike uyarı tabelalarıdır. Bir tür hayatta kalma alfabesidir yani. Ve bu işaretleri doğru okuyabilmek, altınla ölüm arasındaki o ince çizgiyi belirler. En bilinenlerinden biri akrep işareti galiba. Herkesin dilindedir. Evet, bir bölgede kayaya işlenmiş bir akrep işareti görüyorsanız, oradaki paranın veya dehlizin zehirlenmiş olma ihtimali adli kayıtlara göre %90'ın üzerindedir. %90 çok yüksek bir oran. Akrep, doğası gereği zehri temsil eder ama eşkıya dilinde aynı zamanda içeride mekanik bir tuzak, yani taş düşmesi veya zemin çökmesi olduğu anlamına da gelir. O bölgedeki toprağa, taşa veya bulduğunuz metale çıplak elle kesinlikle ama kesinlikle dokunulmamalıdır. Bir de insan veya hayvan figürleri var okuduğum kadarıyla. Özellikle yüz figürlerindeki detaylar çok ilgimi çekti benim. Ağzı açık veya dişleri görünen suratlar falan varmış. Semiyolojik analizlerde bu da çok belirgindir. Eğer kayaya oyulmuş bir yüz figürünün ağzı açıksa, sanki size bakıp bağırıyormuş gibi ise, bu doğrudan burada kimyasal zehir veya mekanik tuzak var, maskesiz girme, dikkatli ol uyarısıdır. Dişleri görünüyorsa peki? Ancak eğer o açık ağzın içinde dişler tek tek işlenmişse, dişler belirginse, İşte o zaman oradan arkanıza bile bakmadan uzaklaşmanız gerekir. Çünkü eşkıya dilinde görünen dişler ısırır ve bırakmaz demektir. Yani kurtulması neredeyse imkansız, ölümcül bir tuzağa işaret eder.
Ne gibi bir tuzak bu? Üzerinize düşecek tonlarca ağırlıkta bir kaya düzeneği, ne bileyim mağarayı saniyeler içinde dolduracak bir kum dolgusu veya bastığınızda fırlayan paslı oklar falan olabilir. Renklerle ilgili bir detay da var kaynaklarda. Oksit indikatörleri falan diyor. Define aranan bölgede, toprakta veya kayaların kenarında yeşilimsi bir oksitlenme, bir kusma varsa bu içeride bakır, bronz olduğunu, hatta ağır bir zehirli kaplama olabileceğini gösteriyormuş. Beyaz kireç gibi bir tabaka varsa da bu metalle nemin tepkimesiymiş. Kimyasal reaksiyonun izleri bunlar. Ama burada benim ciddi şekilde mantığıma uymayan bir şey var. Biraz bunu tartışalım istiyorum. Diyelim ki ben 18. yüzyılda yaşayan, peşinde Osmanlı zaptiyelerinin olduğu zeki bir eşkıya lideriyim. Ganimetimi saklıyorum. Neden gidip koca bir kayanın üzerine devasa bir akrep veya kocaman bir kartal çizeyim? Çok mantıklı bir soru. Yani defineyi nereye sakladığımı dağdan geçen çobanlara, askerlere falan bağıra bağıra belli etmek dünyanın en mantıksız işi değil mi? Neden o kadar uğraşayım? Bu harika bir sorgulama ve cevabı eşkıyaların en büyük stratejik silahında gizli aslında. İllüzyon ve sahte yönlendirme sanatında. Eşkıyalar bir kayaya devasa, kilometrelerce öteden görünen bir aslan, kartal veya akrep çizdiklerinde o paha biçilmez gömü kesinlikle o dev işaretin hemen altında, sağında veya solunda falan değildir. Değil midir? Asla. Göze çarpan, dikkati üzerine çeken o büyük işaretlerin tamamı birer şaşırtmacadır. Sizi odak noktasından alır, ana hedeften metrelerce uzağa, yanlış bir yöne sürükler. Hatta çoğu zaman sizi o gösterişli sembolü takip ederek doğrudan bir tuzağın kucağına, uçurumun kenarına veya kaygan bir zemine çeker. Anladım. Yani aslında o koca kartal heykeli bana bak bütün zenginlik burada diye bağırırken bir yandan da gizlice arkadan kuyumu kazıyor. İlgimi çekip beni asıl noktadan uzaklaştırıyor. Gerçek gömü daima gösterisiz ve sıradandır. O büyük işaretin çok uzağında, belki dikkatinizi bile çekmeyecek doğal görünümlü bir taşın, sadece çete üyelerinin ne anlama geldiğini bilebileceği minicik bir murç izinin, ufak bir çatlağın falan altındadır. Bu, insan psikolojisinin açgözlülüğüyle oynanan kusursuz bir illüzyon oyunudur. Gerçekten şeytani bir zeka. Peki gelelim şu temel güvenlik önlemlerine. En hayati ve bence en trajikomik kısma. Diyelim ki biri tüm bu şaşırtmacaları aştı, minik murç izini buldu ve kapağı açacak. Kaynaklarda eski definecilerin kahvehanelerde birbirlerine fısıldayarak tavsiye ettiği, okurken benim bile gözlerime inanamadığım korunma yöntemleri var. Sorma, inanılmaz şeyler dönüyor ortada. Adamlar o yüzyıllık zehirden korunmak için mağaraya girmeden önce güya panzehir niyetine padişah macunu falan yiyorlarmış. Veya zehir mideyi delmesin diye litrelerce zeytinyağlı kudret narı tüketiyorlarmış. Ama en akıl almazı ve tehlikelisi şu bence, mağaraya girmeden önce bir beze idranlarını yapıyorlar ve o idrarlı bezi maske gibi ağızlarına, burunlarına sıkıca bağlıyorlar. Yani o sıcak idrarlı bezin havaya karışan civa buharını, arsenik tozunu veya mantar sporlarını durduracağına inanıyorlar. Bilimsel bir gözlükle baktığınızda bu yöntemler sadece trajikomik değil, aynı zamanda kelimenin tam anlamıyla intihara davetiyedir. Bu geleneksel hurafelerin, o baharatlı şifalı macunların veya mideye sürülen zeytinyağının, ciğerlere dolan ağır metal buharlarına veya sinir sistemini çökerten, konyin felcine karşı zerre kadar koruyucu bir etkisi yoktur. O idrarlı bez tam bir felaket zaten. Hele o idrarlı bez yöntemi. Amonyak içeren ıslak bir bezi yüzünüze bağlamak, toksik bazları falan filtrelemez. Tam tersine kişinin solunum yolunu daraltır, içeriğindeki bakterilerle enfeksiyon riskini tavana çıkarır. En kötüsü de kişiye sahte bir güvenlik hissi vererek, normalde kaçması gereken o gaz odasının içinde daha fazla kalmasına sebep olur. Tamam, o zaman şu idrarlı bezleri bir kenara bırakalım da bilimin ve adli tıbbın rehberliğine girelim artık. Eğer bugün profesyonel bir adli arkeoloji ekibi veya olay yeri inceleme uzmanları böyle mühürlü bir alanı, bir eşkıya zulasını açacak olsa,
Uygulayacakları o temel güvenlik önlemleri, standart protokol nedir? O kapağı bulduklarında öylece içeri dalmıyorlar herhalde. Asla içeri dalmazlar. Saha güvenlik protokolleri son derece katıdır. Birinci altın kural havalandırmadır. Yüzyıllardır mühürlü kalmış bir kapak, bir küp veya bir mağara girişi açıldığında o saniye içeri bir adım bile atılmaz. İçeride birikmiş metan gazının, karbon monoksitin, cıva buharının ve diğer nörotoksik gazların atmosfere karışıp tahliye olması için bölge kordon altına alınır ve en az 24 ila 48 saat beklenir. Alanın kendi kendini temizlemesini bekliyorlar yani. Aynen öyle. İkinci kuralda solunum koruması olsa gerek. Yani ortamı havalandırdın ama o yüzeylere yapışmış arsenik tozları ve o bahsettiğin ölümcül mantar sporları hala orada en ufak bir adımda havaya kalkmayı bekliyor. İkinci kural tam da budur işte. Sıradan bez parçaları veya ameliyat maskeleri falan değil. Kimyasal partikülleri, arsenik tozlarını ve mikroskobik mantar sporlarını %99 oranında engelleyebilen, hani profesyonel, endüstriyel filtreli N95, FFP3 veya en iyisi N100 tipi tam yüz korumalı maskeler takmak hayati zorunluluktur. Solunum yolunu tamamen izole etmeniz gerekir. Ve tabii arseniğin o korkunç 45 günlük kuluçka süresini hatırlarsak çıplak elle dokunmama meselesi devreye giriyor. Zehir deriden emiliyordu çünkü. Kesinlikle. Deri temasını havayla bile kesmek zorundasınız. Kalın, kimyasallara dayanıklı nitril eldivenler ve vücudu tamamen saran, sıvı geçirmeyen Tyvek tulumlar giyilmelidir. O ışıltılı, göz alan altın paraya dağ başında çıplak elle dokunmak, 45 gün sonra kendi ölüm fermanınızı imzalamakla aynı şeydir. Bir de işin ev boyutu var bence. Diyelim ki buldukları objeleri sevinçle ceplerine koyup evlerine götürdüler. Ah işte, adli vakalardaki en ölümcül ve en üzücü hatalardan biri de budur. Dekontaminasyon işlemi yapılmadan hiçbir tarihi obje yaşam alanına sokulamaz. Zehri eve taşıyorlar değil mi? Evet, yani bulunan o paralar, o heykeller, laboratuvar ortamında özel kimyasallarla temizlenmeden veya X-RF cihazlarıyla, yani X ışını floresans spektrometreleriyle üzerlerinde ağır metal ölçümü yapılmadan asla eve, aile bireylerinin, eşin, dostun, çocukların yanına sokulmamalıdır. Eserin üzerindeki zehirli mikroskobik bir toz, evdeki sıcak havaya karışıp o salonda oturan tüm aileyi yavaş yavaş sessizce zehirleyebilir. Yani o çok değer verdiğin ganimeti oturma odana koyduğunda aslında aileni zehirleyen yalaş salınımlı bir bomba getirmiş oluyorsun evine. Peki bütün bu derin ve karmaşık resmi nasıl toparlayabiliriz? Bugün hani masaya yatırdığımız kaynaklarda dağ başına bırakılmış o basit gibi görünen hayvan işaretlerinin veya gizemli tılsım ve cin hikayelerinin ardında yatan o karanlık, bilimsel gerçekliği bütün çıplaklığıyla gördük. Çok net bir şekilde ortaya çıktı her şey. Sadece dilden dile dolaşan hazine efsanelerini değil, bir zaman kapsülünün içinde uyuyan, Bizans'tan eşkıyanlara miras kalmış zehirli bir kimya tarihini öğrendik resmen. Görüyoruz ki analitik ve kritik düşünme, bilimin o soğuk ama aydınlatıcı ışığı, lanet veya büyü dediğimiz o doğaüstü örtüyü tek bir hamlede kaldırıp altındaki o acımasız biyolojik silahı net bir şekilde görmemizi sağlıyor. Ve bu aktardığımız bilgi sadece tozlu sayfalardaki geçmişi anlamak için değil, bugün hala doğada vakit geçiren, sahada olan insanlar için kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarıcı bir bilinçtir. Mesele o altının parıltısına kapılmak değil, o parıltının üzerine yüzyıllar önce örtülmüş olan karanlık bilimi, psikolojik harbi deşifre etmektir bence. Harika bir final cümlesi oldu bu. O zaman bu derinlemesine incelememizi yavaş yavaş bitirirken aklının bir köşesinde dönüp durması için sana son biraz da provokatif bir fikir bırakmak istiyorum. Dinliyorum. Bugün Anadolu'nun veya Balkanların dört bir yanında kaçak kazılarla hiçbir bilimsel yöntem kullanılmadan bilinçsizce bu toprağın altı deşiliyor. Çıkarılan bu mühürlü eşkıya küpri sadece yasa dışı ve hızlı bir kazanç kapısı olarak görülüyor. Ama bir an için düşün, acaba yüzyıllar öncesinin bu ölümcül biyolojik silahları, küplere doldurulmuş o tonlarca arsenik, cıva ve botanik secir, bugün defineciler tarafından bilinçsizce gün yüzüne çıkarılıp doğaya saçıldığında neler oluyor? Gerçekten ürkütücü bir ihtimal. Yeraltı sularımızı yavaş yavaş zehirleyen,
hala tıkır tıkır işleyen saatli bir bomba olmaya devam ediyor olabilir mi? O ıssız Anadolu Dağı'ndaki o küpün kapağını açma hayalini kurarken bence bu soruyu bir kez daha düşün. Bazen toprağın altında, tarihin karanlığında kalması gereken şeyler vardır. Gözünün önüne şunu bir getirmeni istiyorum. Böyle dağların o sessiz, tekinsiz derinliklerindesin. Elinde 100 yıllık şifreli bir harita var. Ve muhtemelen günlerce yürümüşsün o haritayla. Kesinlikle günlerce yürümüşsün, yorulmuşsun. Sonra haritanın seni getirdiği o noktada kayaya böyle muazzam bir işçilikle kazınmış, kanatları açık kocaman bir kartal figürü buluyorsun. İşte o an adrenalin tavan yapıyor tabii. Aynen öyle. Kartalın bakışlarını takip ediyorsun. İşte işaret ettiği o büyük kayanın altını kazmaya başlıyorsun heyecanla. Ve tam o anda toprağın altından mekanik bir tık sesi geliyor. En korkutucu ses. Gerçekten öyle. Birkaç saniye sonra üzerine çöken tonlarca ağırlıktaki kum havuzunun içinde nefes almaya çalışıyorsun. Yani bugün senin için masaya yatırdığımız bu devasa kaynak yığınında arkeolojik analizlerde ve define semiyolojisi raporlarında sıradan bir tarih sohbeti yapmıyoruz. Asla sıradan değil, bu bambaşka bir şey. Doğrudan o 19. yüzyıl eşkıyasının zihnine giriyoruz bugün ve onların bu sahte yönlendirmeler üzerine kurduğu ölümcül kriptografi ağını deşifre ediyoruz. Hoş geldin, gerçekten çok acayip bir dosya bu. Hoş bulduk. Ya evet, ortadaki bu analizler bize tarihi işaretlerin doğasına dair çok çarpıcı bir zıtlık sunuyor aslında. Hani şu Roma ve Bizans meselesi. Aynen. Antik Roma'dan kalma bir lahit veya bir Bizans mezar taşı dürüsttür. Sana kimin nerede yattığını, o alanın neden kutsal olduğunu söyler açıkça. Bir nevi anma yeri yani. Kesinlikle. Ancak eşkıya işaretlerinin mimarisinde dürüstlüğe yer yoktur. Sıfır dürüstlük. O işaretlerin tek bir amacı vardır. Seni kandırmak. Seni kandırmak, yanlış yönlendirmek, günlerce dağlarda yürütüp paranoyaya sürüklemek ve en nihayetinde demin senin de o hikayede anlattığın gibi yanlış bir noktada tuzağa düşürmek. Sen de bu dosyaları okurken fark etmişsindir illaki, ortada inanılmaz agresif, böyle takıntılı bir gizleme çabası var. Yani Romalılar ya da ne bileyim Ermeniler de değerli eşyalarını sakladılar zamanında. Tabii ki herkes saklıyor. Ama kaynaklar eşkıyaların diğer tüm medeniyetlerden çok daha farklı, adeta böyle psikopatça bir şifreleme sistemi kurduğunu söylüyor. İnsan düşünmeden edemiyor. Hani neden bu kadar karmaşık bir yapıya ihtiyaç duydular ki? Ya buradaki temel fark devlet aygıtıyla yasa dışı grupların güç dinamiklerinde yatıyor aslında. Bir imparatorluk hazinesini koruyan şey kalelerdir. Düzenli ordular falan vardır tabii. Aynen, ordular ve kanunlar vardır. Ama Volçan Voyvoda gibi 19. yüzyılın o ünlü çetelerini düşün. Devasa bir ganimete sahiplerdi ama onu koruyacak bir orduları yoktu. Sadece kendileri var. Sadece kendileri. Asimetrik bir savaş veriyorlardı dağlarda. Peşlerinde Osmanlı zabitleri var, rakip çeteler var, yerel halk bile peşlerinde. Herkes o altının peşinde yani. Tam olarak öyle. Bu yüzden saklama alanlarını askeri bir disiplinle, böyle merkezi olmayan bir savunma hattı gibi kurgulamak zorundaydılar. Bunu da raporlarda sıkça geçen 3 kademeli doğrulama hiyerarşisiyle başardılar. Bu hiyerarşi meselesi çok ilgimi çekti. Raporlarda bu sistem oldukça detaylı anlatılıyor. Birinci kademeye birincil işaretler diyorlar. Doğal işaretler de diyebiliriz bunlara. Evet, mesela köprüler, tarihi çeşmeler, devasa kaya blokları veya şelaleler gibi doğal belirteçler. İnsan refleksi hemen o köprünün altına veya çeşmenin arkasına bakmayı emrediyor doğal olarak. Ki bu da zaten sistemin seni elemek için kurduğu ilk testtir. Oraya bakarsan eğleniyorsun yani. Kesinlikle eğleniyorsun. Doğrudan bu birincil işaretlerin altında define aramak amatörlerin yaptığı en büyük hatadır. Bir köprü veya büyük bir şelale sadece bölgenin makro ölçekteki koordinatıdır. Ben buradayım demiyor yani. Demiyor. Hedefin o alanın içinde bir yerde olduğunu söyler sana. Noktanın kendisi değildir kesinlikle. Yani bu sistemi biraz kafamda oturtmaya çalışıyorum. Sanki gibi bir şeyi koca bir şehirde saklamak gibi. Birincil işaret sana sadece İstanbul'a geldin diyor. Çok iyi bir benzetme. Evet, İstanbul'a geldin. Sonra ikinci kademeye yani ikincil işaretlere geçiyoruz. Hayvan figürleri, haçlar, kayalara oyulmuş devasa semboller falan.
Bu da sanki İstanbul'a geldikten sonra sokağı bulman için konulmuş devasa neon ışıklı bir yön tabelası gibi. Hem de çok parlak bir tabela. Ama anladığım kadarıyla asıl olay o neon tabelanın seni bilerek tamamen yanlış bir mahalleye göndermesi. Kesinlikle öyle. Üçüncü işaret, yani üçüncül işaretler ise o yanlış sokakta aradığın gerçek kapının altındaki gizli milimetrik anahtar deliği gibi bir şey. Murç izleri veya V bağlacı gibi küçücük detaylar. Kusursuz bir eşleşme oldu bu. O neon tabela dediğin ikinci kademe yalanların merkez üssüdür. Her şey orada dönüyor. Bütün kandırmacı orada. İnsan doğası görsel olarak çarpıcı olana odaklanmaya eğilimlidir. Büyük ve gösterişli olan her zaman ilgimizi çeker. Eşkıyalar da insan psikolojisinin bu zaafını çok iyi biliyordu. Resmen beynimizle oynamış adamlar. Aynen öyle. Gözünü o dev tabelaya kilitlediğinde, etraftaki asıl gerçeği fısıldayan o milimetrik işaretleri, o ince murç izlerini falan tamamen gözden kaçırıyorsun. Bu yüzden sahteciliğin anatomisini anlamak için tam da bu ikincil işaretlerin mekaniğine inmemiz gerekiyor. O mekaniğin kaynaklardaki adı zaten çok vurucu. Görkem tuzağı diyorlar buna. İşaret ne kadar büyükse, ne kadar ben buradayım diye bağırıyorsa tuzağa o kadar yakınsın demek. Tam bir illüzyon. Ama burada benim aklıma takılan çok pratik bir sorun var. Doğanın kendisi de zaten sürekli oyunlar oynuyor bize. Dağda yürürken bir kayayı insan yüzüne benzetiriz, bir çatlağı yılana benzetiriz falan. Pareidolia diyoruz biz buna psikolojide. Evet o hesap. O kayadaki izlerin gerçekten eşkıyanın manipülasyonu mu yoksa binlerce yıllık erozyon mu olduğunu nasıl ayırt edeceğiz o an? İşte burada antropojenik yani insan elinden çıkma izlerin fiziksel doğrulama testleri devreye giriyor. Uzman notları bu konuda çok net bir ayrım sunuyor bize. Nedir o ayrım? Eğer bir dağ yamacında bulduğun bir yarığı 10 farklı kişiye gösterdiğinde kimi yılan, kimi dere, kimi de kırık bir ok diyorsa o sadece rüzgar ve suyun aşındırdığı doğal bir çatlaktır. Yani yoruma açıksa insan işi değildir diyorsun. Kesinlikle. Gerçek bir eşkıya sistemi sahte bir yönlendirme inşa etse bile bunu baştan savma yapmaz. Milimetrik bir simetri kullanır o taşı oyarken. Kayanın yapısına müdahale ettiklerini gösteren kimyasal veya fiziksel kanıtlar da var sanırım. Raporlarda mesela patina uyumsuzluğu diye bir şeyden ve horosan ağacından bahsediliyor. Bunlar tam olarak ne? Patina, bir kayanın yüzeyinde yüzyıllar boyunca güneş, yağmur ve işte minerallerin etkisiyle oluşan doğal oksidasyon tabakasıdır. Bir nevi kayanın cildidir diyebiliriz. Zamanla oluşan bir kararma gibi mi? Aynen öyle. Eğer kayanın geneli koyu gri bir patinaya sahipken, o işaretin tam içi veya etrafı çok daha açık renkli ise orada yakın tarihte bir yontma işlemi yapılmıştır. Yani kaya daha kendini iyileştirememiş. Çok doğru. Horasan harcı meselesi ise çok daha ileri bir mühendisliktir. Eşkıyalar kayanın içine oydukları sahte veya gerçek bir odayı kapatmak için sıradan çamur kullanmazlar. Ne kullanıyorlar peki? Çimento falan yok ki o zaman. Yumurta akı, kül, dövülmüş tuğla ve kireçten oluşan özel bir karışım kullanıyorlar. Yumurta akımı. Gerçekten mi? Bildiğimiz yumurta akı. Bu karışım kuruduğunda ana kayadan bile daha sert hale geliyor ve orayı mühürlüyorlar bununla. Çok acayip. Kayanın o doğal dokusuyla bu yapay sıva arasındaki o ince yapısal farkı görebilmek yalanı yakalamanın ilk adımıdır sahada. Resmen kimya ve jeoloji bilmek gerekiyor. Peki geometri? Geometriyi bile bir yalan aracı olarak kullanmış adamlar. Üçgen şaşırtmacasına bakıyordum notlarda. Normalde hani antik kültürlerde veya temel semiyolojide üçgen kapalı bir odayı veya mezarı temsil eder ya. Evet, standart anlamı budur. Ama eşkıya sisteminde bu iş iki sahte bir gerçek mantığıyla çalışıyormuş. Açıları nasıl kullandıklarını biraz daha detaylandıralım çünkü bu sadece yön bulmak değil, resmen dağ başında lise geometrisi çözmek gibi bir şey. Tam anlamıyla öyle. Kayada bir üçgen bulduğunda bu sana 3 farklı vektör sunar. 3 farklı yön yani. Eğer bu bir eşkenar üçgense genellikle seni bir merkeze, üçgenin tam ortasına veya hemen altına yönlendirir. Eşkenarsa sorun yok yani. Yok ama eşkıyalar çoğunlukla çeşitkenar veya ikizkenar üçgenler kullanır işi zorlaştırmak için. İşte oyun orada başlıyor. Aynen.
Burada kural şudur: üçgenin farklı olan açısı gerçeği gösteren tek vektördür. Diğer iki açı tamamen oyalama taktiğidir. İki yön yalan söylüyor. Kesinlikle yalan. O iki sahte yönü takip ettiğinde günler süren bir kazı sonucunda en fazla birkaç değersiz bakır para veya boş bir küple karşılaşırsın. Sırf seni inandırmak için ufak bir şeyler bırakıyorlar yani. Evet, amaç senin enerjini, paranı ve motivasyonunu o iki sahte noktada tamamen tüketmektir. Enerjiyi tüketmek bir yana, asıl o psikolojik savaş zoomorfik sembollerde, yani hayvan figürlerinde başlıyor bence. Ah evet, en tehlikelisi onlar. Özellikle şu yılan figürü beni inanılmaz şaşırttı. Kaynaklar üstüne basa basa söylüyor, yılanın baktığı yön veya dilinin uzandığı yer her zaman sahte hedeftir diyor. İstisnasız her zaman. Yani ben harika işlenmiş, böyle sağa doğru kıvrılmış ve dilini çıkarmış devasa bir yılan bulursam, yapmam gereken ilk şey onun baktığı yönü tamamen görmezden gelmek. İlk kural bu. İnsanın refleks olarak bir şeyin işaret ettiği yere bakma güdüsünü ona karşı bir silaha çevirmiş adamlar. Bu çok zekice. Psikolojik illüzyonun zirvesidir bu. İnsan beyni yönlendirilmeye programlıdır çünkü o devasa kafaya ve uzanan dile odaklandığında ufka doğru, o sahte yöne doğru kilometrelerce yürümeye başlarsın istemsizce. Peki gerçek yer neresi oluyor bu durumda? Gerçek saklama alanı genellikle o görselin en az dikkat çeken yerindedir. Yılanın kuyruk kısmının hemen arkasındadır mesela. Kimse kuyruğa bakmaz ki. Aynen. Ya da eğer yılan çöreklenmiş, yani kendi etrafında böyle kıvrılmış durumdaysa, o hazinenin başka hiçbir yerde değil, tam o kayanın altında yattığını fısıldar sana. Seni bakışıyla ana hedeften uzaklaştıran bir illüzyon makinesidir aslında o taş. Peki diyelim ki ben bu illüzyonu fark ettim sahadayken, taşın bana yalan söylediğini anladım. Peki bu bulduğum asimetrik bir açının veya küçük bir murç izinin gösterdiği yönün doğruluğunu nasıl test edeceğim? Doğrulama çok kritik bir aşama. Kaynaklarda şifreli haritalar ve belgeler de var. Bu kağıt parçaları bize gerçeği mi söylüyor, yoksa onlar da bu yalan ağının bir parçası mı? O haritalar var ya, Volçan Voyvoda'nın meşhur haritaları mesela, tam da bu yüzden araştırmacıları yıllarca delirtmiştir. Haritaların kendisi zaten en büyük dezenformasyon aracıdır. Onlar da mı yalan? Tamamen yalan diyemeyiz ama kayıtlar bu belgelerin kasten %70 oranında yanlış bilgiyle doldurulduğunu gösteriyor. Sahte nehir yatakları çizmişler, var olmayan patikalar eklemişler. İnanılmaz. %30 doğru bilgi için o kadar yalan. Dahası var. Modern kriptografideki veri parçalama mantığına benzer bir yöntemle harita tek bir kişide tutulmaz hiçbir zaman. Bölüyorlar mı yani? Evet, 3 farklı kişiye, genellikle de çetenin en güvenilir 3 liderine paylaştırılır. O 3 parça bir araya gelmeden haritanın içindeki o %30'luk doğru kısmı filtrelemek imkansızdır. Benim bu belgelerde en çok takıldığım yer o garip zaman kodları oldu aslında. Zaman kodları tam bir tuzaktır. 39 yıl, 11 ay, 29 gün eşkıyalık yaptık gibi böyle çok spesifik cümleler geçiyor belgelerde. İnsan bunu okuyunca adamların kendi tarihlerini, bir nevi günlüklerini falan tuttuklarını düşünüyor haklı olarak. Bu, araştırmacıların ve definecilerin düştüğü en yaygın zaman kodu yanılgısıdır. O rakamlar tarihsel bir sürekliliği veya geçen zamanı anlatmaz hiçbir zaman. Neyi anlatıyor peki? Onlar doğrudan atılacak adımların, metrelerin veya yönlerin şifreleridir. Araştırmacı o rakamları zaman dilimi olarak okuduğu an sistemi baştan çözemez hale gelir. Yani aslında harita üzerinde atılacak 39 adımdan falan bahsediyor. Aynen öyle. İşin daha da karmaşık kısmı bu mesafelerin bizim bildiğimiz metrik sistemle ölçülmemiş olmasıdır. Evet, kula diye bir birim geçiyor notlarda sürekli. Nedir bu kula? Kula, iki açık kol arasındaki mesafeyi ifade eden son derece kişisel ve standart dışı bir eski ölçü birimidir. Kişiden kişiye değişir yani bu. Tabii ki. Ya da 40 adım der belgede. Ama bu adımlar o çetedeki en uzun boylu adamın adımlarıdır mesela. Dolayısıyla matematikteki standart birimleri kullanarak o kağıttaki şifreyi çözmeye kalktığında her halükarda yanlış bir noktaya varırsın. Belgeler yalan söylüyor, kayalar yalan söylüyor, geometri, matematik bile manipüle edilmiş. O zaman sahadayken sağlam bir dayanak noktası bulmamız lazım. Doğa kanunları sanırım. Tek dürüst olan şey doğadır. Şu gnomon yöntemini, gölge çubuğu olayını biraz açalım. Bu eşkıyanın yalanını doğanın kendi değişmez kurallarıyla yüzleştirmek gibi bir şey anladığım kadarıyla. Tam olarak bu.
Dağlık arazilerde, özellikle mineralli kayaların falan yoğun olduğu bölgelerde pusulalar sapma yapar. Manyetik alandan dolayı. Tekniğidir aslında ve eşkıyalar bunu sahte yönleri test etmek için çok sık kullanırdı. Nasıl çalışıyor pratik olarak? Çok basit, yere tam 50 santimetrelik düz bir çubuk dikersin. Sabah saatlerinde güneş vurduğunda çubuğun gölgesinin düştüğü ilk uç noktayı işaretlersin toprağa. Burası kesin batıdır. Güneş doğudan vurduğu için. Aynen. Sonra yaklaşık 20 ila 30 dakika kadar beklersin. Güneşin hareketiyle gölgenin ucu doğal olarak yer değiştirir. Geldiği yeni noktayı da işaretlersin. Bu da kesin doğudur. Yani bu iki noktayı düz bir çizgiyle birleştirdiğimde elimde kusursuz bir doğu-batı hattı oluyor ve diğer tüm yönleri buna göre sıfır hatayla hesaplayabiliyorum. Tam olarak bunu yapıyorsun. O zaman kayadaki o devasa yılan veya asimetrik üçgen bana kuzeydoğuya dit diyorsa ama ben bu gölge çubuğu testini yapıp kuzeydoğu hattını çıkardığımda o yönün dümdüz bir uçuruma veya tamamen alakasız hiç işlenmemiş bir dağ duvarına çıktığını görüyorsam, O zaman o işaret kesinlikle sahtedir. Gnomon testi sana hedefin fiziksel olarak mümkün olup olmadığını söyler. hayat kurtaran bir bilgi bu. Kesinlikle. Bir diğer doğrulama mekanizması da doğanın yaşam kaynağı olan sudur mesela. Eşkıya sistemi suyu sadece içmek için kullanmaz, tuzakların ve o gizli değirmenlerin mekaniğini çalıştırmak için de kullanır. Su basıncıyla çalışan tuzaklar falan? Aynen öyle. Eğer suyu olmayan, kilometrelerce kuraklık içindeki bir arazide kaya üzerinde kocaman bir balık işareti veya gemi figürü bulursan, Sahtedir. eşkıyanın sahte yönlendirmesidir ya da o bölgedeki çok daha eski bir medeniyetin tamamen dini bir sembolüdür. Eşkıyanın mekaniği susuz çalışmaz çünkü. Bütün bu detaylar o eşkıyaların dağlarda sadece işte altın saklayan sıradan haydutlar falan olmadığını, resmen topografya ve fizik mühendisleri olduğunu gösteriyor bize. Çok donanımlı adamlardı. Peki ya bu doğrulama testlerini yapmazsak ne olur? O demin konuştuğumuz görkem tuzağına düşüp yılanın baktığı o sahte yöne körü körüne gidersek bize sadece boş bir çukur mu bekliyor? Keşke sadece boş bir çukur beklese. Eyvah! Eşkıya sisteminde sahte yönlendirmeler sana sadece zaman veya enerji kaybettirmez, doğrudan ölümcül tuzakları tetikler. Eşkıya şifreyi çözemeyen kişinin kendi sırrına veya ana merkeze yaklaşmasını istemez. Onu orada yok etmeyi hedefler. Resmen infaz yani. Evet, bunun en somut fiziksel kanıtı da kayalardaki o açık ağız uyarısıdır. Evet, notların o kısmı gerçekten tüyler ürperticiydi okurken. Kayadaki bir hayvan veya insan figürünün ağzı açıksa, sanki böyle bağırıyormuş gibi resmedilmişse, Bu çetenin kendi üyelerine veya sistemi bilenlere bıraktığı psikolojik bir uyarıdır aslında. ne demek istiyor yani o bağıran yüz? Buraya dikkat et, burada ölümcül bir mekanizma veya zehir var demektir, uzak dur der. Daha da detaylandırırsak, eğer o açık ağızda dişler belirgin olarak işlenmişse bu çok daha tehlikelidir. Dişler ne anlama geliyor? Aktif ve her an tetiklenmeye hazır mekanik bir tuzağın habercisidir. Yani sadece bir zehir falan değil, fiziksel bir yıkım mekanizması bekliyor demektir. Peki bu mekanik tuzaklar 19. yüzyılın o ilkel dağ koşullarında tam olarak nasıl inşa ediliyordu ki? Zemin ve su tuzakları geçiyor kaynaklarda. Dağın metrelerce altında yeraltı odalarında devasa bir su tuzağı kurmak ciddi bir mühendislik harikası gerektirir yani. Haklısın. Ala eşkıya çetelerinin içinde mekanik ustaları, taş işçileri ve hatta eski askerler her zaman bulunurdu. Profesyonel çalışıyorlar. Kesinlikle. Su tuzakları için künk adını verdiğimiz pişmiş topraktan yapılan birbirine geçmeli özel boru sistemleri kullanırlardı mesela. Bu boruları yakındaki bir yeraltı kaynağına veya dağın üstündeki bir göle bağlarlardı. Suyu içeri taşımak için. Evet, tuzağın mantığı tamamen bir basınç dengesine dayanır. Sen o sahte hedefe yönelip odanın girişindeki o yanlış kapağı veya kilit taşını yerinden oynattığında, Yanlış taşı çekiyorsun. aynen onu çektiğinde o künklerin önündeki tıkacı veya denge mekanizmasını kırmış oluyorsun aslında. Tonlarca su, dağın yarattığı o doğal ve muazzam basınçla dakikalar içinde o kapalı odaya dolar. Kaçma şansın sıfır yani. İçeride boğulursun. Peki ya zemin tuzakları? Özellikle şu dönen merdiven basamakları benim aklımı çok karıştırdı. Sert, kayadan yapılmış koca bir merdiven basamağı nasıl kendi ekseni etrafında dönebilir ki?
Ortada modern bir rulman sistemi falan yok sonuçta. Yok tabii, denge noktası yani tamamen kaldıraç fiziğiyle yapıyorlar bunu. Merdiveni oluşturan o taş blok iki yanından demir veya sert taş millerle duvarlara oturtulur. Tahterevalli gibi mi? Tam olarak öyle. Taşın arka tarafına, duvarın içine doğru bir karşı ağırlık eklenir. Böylece basamak normalde dümdüz durur. Hiçbir şey anlamazsın. Üstüne basana kadar. Aynen öyle. Sen üzerine ağırlığını verdiğinde o kaldıraç noktası bozulur. Basamak aniden ekseni etrafında döner, ayağın kayar, bacağın araya sıkıştığında kaval kemiğini kırar ve seni altındaki derin, çoğu zaman kazıklarla dolu o ölümcül boşluğa çeker. İnanılmaz korkunç bir ölüm. Nır o mezar senin üstüne. Kusursuz ve gerçekten acımasız bir tasarım bu. Üstüne bir de hani kapağı açtığında definecinin üzerine boşalması için tasarlanmış dağın yukarısından böyle huni mantığıyla akan kum havuzları falan var. Tıklım tıklım kumla boğulmak. Evet, o girişte anlattığın sahne işte. Peki ya zehir meselesi? DDT gibi etki eden diye bir tabir geçiyor kaynaklarda. Oksitlenmeden veya bozulmadan bir zehir 100 yıldan fazla nasıl aktif kalabilir bir mağarada? Ya organik zehirler zamanla bozulur, haklısın. Yılan zehiri falan durmaz öyle. Ama eşkıyalar ağır metaller kullanırdı. Kimyasal yani. Civa, arsenik veya kurşun, siyanür türevleri gibi bu ağır metalleri altınların veya değerli eşyaların üzerine doğrudan dökerek kuruturlardı odanın içinde. Dokunduğundan bittin. O sahte odaya girmeyi bir şekilde başarsan bile o tuzakları falan atlatıp altına dokunduğun an zehir, ter ve deri gözenekleri yoluyla doğrudan kanına karışır. Çok sinsi. Bazen de kapalı odanın içine toz halinde serpiştirilir. Kapıyı açtığında içeri dolan oksijenle havaya kalkan bu ağır metal tozunu solursun. Bu eşkıyanın sistemdeki en sinsi, en pasif ama en kesin güvenlik duvarıdır aslında. Yani adamlar aslında sana yanlış yere geldin, kusura bakma hadi şimdi evine dönebilirsin demiyor. Kesinlikle demiyor. Şifremi çözemediysen, o dev tabelaya kanacak kadar zayıfsan ve benim sahte yemimi yuttuysan bunun bedelini hayatınla ödeyeceksin diyor resmen. Sahte işaret yönlendirmeden ziyade düpedüz bir idam fermanı o zaman. Kesinlikle öyle. Eşkıya işaretlerini okumak sıradan bir kazı veya hazine avcılığı falan değil. Tam anlamıyla bir hayatta kalma bulmacasıdır. Girdiğin yer ölülerin yattığı huzurlu bir mezar değil, 100 yıl önce kurulmuş ve hala tetiklenmeyi bekleyen aktif bir mayın tarlasıdır. Bütün bu sistemi, o hiyerarşiyi, o acımasız tuzakları ve psikolojik manipülasyonları okurken aklıma çok modern bir kavram geldi benim. Sen de bu dosyayı dinlerken bir düşün bunu. Bugün siber güvenlik dünyasında honeypot yani bal küpü denen bir mimari var. Evet, çok yaygın bir savunma sistemidir o. Şirketler hackerları ana sunuculardan uzaklaştırmak için içi sahte verilerle dolu, koruması zayıfmış gibi görünen çok cazip ve böyle görkemli sahte sunucular kurarlar. Tam bir tuzak. Hacker o devasa sisteme saldırdığını, onu çökerttiğini sanır büyük bir egoyla ama aslında kendi izini ele vermiştir ve dışarı çıkamayacağı bir sanal kum havuzuna hapsolmuştur. Birebir aynı mantık. Yüzyıllar önce dağlardaki o belki de okuma yazması bile olmayan ama doğayı, yer çekimini, açıları ve en önemlisi insan psikolojisinin o zayıf açgözlülüğünü avucunun içi gibi bilen eşkıyaların modern siber güvenliğin bu analog versiyonunu icat ettiklerini hiç düşündün mü? Gerçekten ufuk açıcı bir benzerlik bu. Acaba bugün o dev teknoloji şirketlerinin, büyük bankaların verileri korumak için kullandığı o karmaşık güvenlik algoritmalarında o eski dağ çetelerinin kayalara kazıdığı bu matematiksel yalanlardan, yılanlardan ve üçgenlerden alınmış daha ne kadar ilham var? Şöyle bir düşünün. Ormanın derinliklerindesiniz, saatlerce yürümüşsünüz, yorgunluktan bitmişsiniz. Hele o sarp arazide yön bulmak zaten başlı başına bir derttir. Aynen öyle. Çalıların arasından sıyrılıyorsunuz ve aniden karşınıza çıkıyor. Devasa bir kayaya kusursuzca işlenmiş kocaman bir yılan figürü. İşçilik o kadar harika ki yani yılan adeta kayanın içinden fırlayıp size bakıyor gibi. Ve o an tabii adrenalin tavan yapıyor değil mi? Tavan yapıyor. Kalbiniz hızla çarpmaya başlıyor. İşte bu diyorsunuz. Zengin oldum. Kafanızda hemen kazmayı vuracağınız yeri planlıyorsunuz falan. Ama Aslında 100 yıllık ölümcül bir psikolojik savaş alanına adım attınız az önce. tam olarak bu. Daha ilk saniyede en büyük hatayı yaptınız. Hem de nasıl bir hata? Muhtemelen sadece zamanınızı değil hayatınızı da riske attığınız bir sürecin o ilk tetikleyicisine dokunmak üzeresiniz.
Çünkü o yılan size parayı vermek için falan tasarlanmadı değil mi? Kesinlikle hayır. Seni o paradan ve o dağdan sonsuza dek uzak tutmak için tasarlandı o figür. İşte bugünkü bu derinlemesine incelememizin asıl amacı tam olarak bu karanlık dehanın şifrelerini kırmak. Çok da heyecan verici bir konu gerçekten. Çok heyecanlı. Bugün elimizde eşkıya saklama taktiklerini, kaya işaretlerinin o karmaşık semiyolojisini ve korkunç tuzak sistemlerini anlatan harika kaynaklar var, uzman notları var önümüzde. Hepsini tek tek inceleyeceğiz bugün. Hedefimiz çok net. Özellikle bu defineciliğe yeni başlayanlar için ya da bu tarz tarihi zihin oyunlarına merak duyan dinleyicilerimiz için konuyu en basit, en anlaşılır hale deşifre etmek. Soru şu, eşkıya işaretlerindeki o zekice kurgulanmış sahte yönlendirmeler nasıl ayırt edilir? Çünkü filmlerdeki gibi olmuyor o işler. Haritayı al, 10 adım git, sandığı bul falan, yok öyle bir dünya. Yok yani, özellikle Anadolu ve Balkanların o Sarp dağlarında o romantizm pek işlemiyor. İşlemez. Çünkü o haritaları çizenler, o işaretleri yapanlar sıradan köylüler değildi. Kimlerdi peki bunlar? Hani efsanevi Volçan Voyvoda falan derler ya, o tarz büyük eşkıya çetelerinden bahsediyoruz. Bu sahte işaretleri anlamak için önce bu adamların zihnine girmemiz lazım. Yani o dönemin psikolojisini anlamak gerekiyor diyorsun. Aynen öyle. Şöyle düşün, sıradan bir insan savaş zamanı altınlarını saklamak istediğinde ne yapar? Gider evinin bahçesinde bir ağacın dibini kazar, gömer, üstünü de toprakla örter. Kendi bulabileceği basit bir yer seçer yani. Evet, amacı sadece saklamaktır. Ama devasa bir eşkıya çetesi yüzlerce kiloluk ganimetle dağda geziyorsa, Peşlerinde de koca bir ordu var tabii. Osmanlı zabitleri var, düzenli ordular var, hatta kendi içlerindeki ihanetçiler bile var. Yani parayı sadece toprağa gömüp gidemezler. O ganimetin etrafına devasa bir güvenlik duvarı inşa ettiler adamlar. Görünmez bir savunma hattı gibi bir şey bu. Kesinlikle. Bilgiyi tek bir kişide veya tek bir haritada toplamak intihardır onlar için. Bu yüzden arazinin tamamını devasa bir şifreleme ağına çevirdiler. Kaynaklarda bu bahsettiğin sisteme 3 kademeli doğrulama hiyerarşisi deniyor. Doğru. İşin temeli de tam olarak bu hiyerarşi zaten. Şimdi bunu defineciliğe yeni başlayan dinleyicilerimiz için biraz daha basitleştirelim. Dağ başındasın, elinde GPS yok, dijital aletlerin yok. Bu adamlar bu 3 kademeyi araziye nasıl kodladılar? Araziyi devasa katmanlara bölerek yaptılar bunu. Birinci kademe dediğimiz şey doğal veya bölgesel işaretlerdir. Yani makro ölçekli yapılar mı bunlar? Aynen öyle. Coğrafyanın kendi yapısıdır bu. Yüzyıllık köprüler, kervan yollarındaki tarihi çeşmeler, kanyonlar veya uzaktan bile göze çarpan o devasa ana kaya blokları, bunlar sadece referans çerçevesidir. Peki yeni başlayanların burada düştüğü en büyük hata ne oluyor genelde? Gidip o köprünün veya çeşmenin hemen altını kazmaya çalışmak. Hadi ya, direkt orayı mı kazıyorlar? Tabii en sık yapılan acemillik budur. Gidip köprünün ayağını kazar adam. Eşkıyanın sadece gülüp geçeceği bir durum bu. O köprü sana sadece doğru bölgedesin mesajı verir, o kadar. Anladım. Yani sadece şehrin veya mahallenin adını söylüyor. Sokak numarası falan yok henüz ortada. Yok, onu ikincil işaretlerde buluyorsun. Buna simgesel veya grup işaretleri diyoruz. Şu meşhur hayvan figürleri falan mı? Yılan, kartal, aslan veya büyük haç figürleri hep buradadır. Ve işin en can alıcı noktası ne biliyor musun? Ne? Eşkıya sistemindeki en yoğun sahte yönlendirmelerin, en acımasız o psikolojik şaşırtmacaların olduğu aşama tam olarak bu ikincil işaretlerdir. Yapma ya. O devasa figürler aslında yalan mı söylüyor bize? Tamamen dikkat dağıtmak için oradalar. Seni bilinçli olarak yanlış hedefe kilitlemek için devasa boyutlarda yapılırlar. Gösterişlidirler yani, görülmek isterler. Şey gibi bu. Hani sen bunu anlatırken aklıma internetteki o zararlı yazılımlar geldi. Nasıl yani? Hani bir web sitesine girersin, ekranın tam ortasında devasa böyle yanıp sönen kırmızı bir bana tıkla ödülü kazan butonu vardır ya. Evet, hepimiz biliriz onu. O buton aslında en büyük yalandır. Tıklarsan bilgisayarına virüs girer. Gerçek, asıl işine yarayacak olan güvenli link ise sayfanın en altında böyle gri, küçücük yazılmış kimsenin okumadığı bir metinde saklıdır falan. Eşkıyalar da bu mantıkla mı çalışıyordu? Bak bu harika bir analoji oldu. Gerçekten de tam anlamıyla 19. yüzyılın psikolojik hackerları diyebiliriz bu adamlara. İnsan zihninin büyük ve gösterişli olana zaafı var tabii. Aynen öyle. İnsan doğası o büyüklüğe çekilir.
O sayfanın altındaki görünmez küçük metin dediğin şey de kaynakların bahsettiği üçüncül işaretlerdir. Noktasal ve final işaretleri yani. Nokta atışı yapan işaretler bunlar. Kayanın böyle gözden uzak, gölgeli bir kıvrımına atılmış küçücük bir murç izi düşün. Murç izi derken kayayı kırmak için kullanılan çivi gibi bir aletin bıraktığı iz değil mi? Evet, tırnak kadar küçücük bir deliktir o. Ya da küçük bir istavroz ya da Arapça V harfi gibi böyle birleştirici minik semboller. O zaman şöyle toparlayalım. Dev yılan sana yalan söylüyor. Yalan söylüyor ama o yılanın 10 metre uzağındaki kayanın zeminine yakın bir yerde yosunların altına saklanmış o küçücük murç izi sana gerçeği fısıldıyor. Hedefi gösteren asıl iz o küçücük murç izi. Evet, bak çok ilginç. O zaman şu dev yılanlara yani büyük kırmızı butonlara birazdan yakından bakalım. Bakalım. Kaynaklar bu hayvan figürlerine çok geniş yer ayırmış. Zoomorfik figürler deniyor bunlara. Hayvan formunda kayaya işlenmiş semboller yani. Evet, arazide saatlerce yürüdükten sonra defineci o koca hayvan figürünü görünce büyük bir adrenalin patlaması yaşıyor haliyle. Mantık devreden çıkıyor o an herhalde. Çıkıyor tabii. Mesela senin örneğinden gidelim. Arazide kafası diklik ileriye bakan kocaman bir yılan kabartması buldun. İnsan doğası gereği o an nereye odaklanırsın? Yani yılanın gözlerine bakarım ya da o dilinin uzandığı yöne falan bakarım herhalde. Mantıken yılan oraya bakıyorsa koruduğu şey de oradadır diye düşünür insan. İşte eşkıya da tam olarak böyle düşünmeni istiyor zaten. Ve bu içgüdün seni doğrudan adamların hazırladığı o birincil sahte hedefe götürüyor. O yönde ne var peki? Tuzak mı? Uzman notları diyor ki, yılanın baktığı yönde genellikle sahte bir dehliz, boş bir çukur veya en iyi ihtimalle seni günlerce oyalayacak yorgunluk hedefleri bulunur. Yorgunluk hedefi mi? Asıl para nerede peki? Asıl saklama noktası çok büyük ihtimalle yılanın tam zıttı yönde, yani kuyruk kısmının arkasında kalan o gizli kasadadır. Hadi ya, tam tersi yönde yani. Çoğu zaman evet. Veya yılan diyelim ki çöreklenmiş bir şekilde duruyor, kendi etrafında kıvrılmış, daire çizmiş. O zaman hazine yılanın tam altındadır herhalde. Sonuçta yılan yumurtalarını koruyor gibi bir duruşu var. Anlamı odur. Ama eşkıya sana burada bile şifreyi doğrudan vermiyor. Çöreklenmiş yılanı bulsam bile o az önce konuştuğumuz üçüncül işareti, o küçük murç izini aramak zorundasın etrafında. Peki yılanın gerçek eşkıya işareti olduğunu nasıl anlıyoruz? Belki de çobanın teki can sıkıntısından çizdi onu. Çok güzel bir nokta. İşçilik kalitesine bakacaksın. Eğer anatomiye aykırıysa, mesela kuyruk yapısı yılana değil de kertenkeleye benziyorsa, bil ki o işaret sahtedir. Sonradan biri tarafından oyulmuştur. Anladım. Burada biraz itiraz edesim geldi açıkçası. Tabii, buyur. Diyelim ki oradayım. İşçilik kusursuz. Koca bir yılan, muazzam yapılmış. Ve kafası da ilerideki devasa böyle karanlık, ürkütücü bir açık mağaraya bakıyor. Hı. Abi insan psikolojik olarak o mağaraya çekilir yani. O mağaraya gerçekten hiç mi adım atmamalıyız? Yani o koca mağara tamamen bizim zamanımızı çalmak için yapılmış bir tiyatro dekoru mu? Öyle de diyebilirsin. Ama dağ başında o kadar emeği sadece beni yanıltmak için mi harcadılar adamlar? Harcadılar, evet. Ve bunun çok ama çok mantıklı bir sebebi var. O koca mağaraya az önce ne dedik? Yorgunluk hedefi dedik. Doğru. Eşkıya psikolojiyi çok iyi okur. Peşindeki definecinin çok hırslı, inatçı ve gözü kara olduğunu bilir. Eğer sana kazacak yanlış bir yer, hedef bir mağara vermezse ne olur biliyor musun? Ne olur? Sen bütün o dağı delik deşik edersin hırsından ve tesadüfen de olsa asıl gömüyü bulma ihtimalin doğar. Vay canına. Yani beni belirli bir yere kanalize ediyor. Aynen. Sana o koca boş mağarayı bilerek verir. Sen oraya girersin, günlerce balyoz sallarsın, kayaları kırarsın, ter dökersin. Ve sonunda enerjim biter tabii. Tamamen tükenirsin. Geriye sadece yılgınlık kalır, moralmen çökersin ve o dağdan eli boş inersin. İnanılmaz bir manipülasyon bu. Adam beni fiziksel bir duvarla değil, kendi yorgunluğumla, psikolojik bir duvarla durduruyor. Eşkıya zekası dediğimiz şey tam olarak bu zaten. Duygularımızla oynuyorlar. Peki ya işin içine duyguların karışmadığı, tamamen mantığa hitap eden tuzaklar?
Kaynaklarda eşkıyaların matematiği ve geometrik illüzyonları çok sık kullandığı yazıyor. Evet, hayvan figürleri senin içgüdülerini manipüle ederken o geometrik tuzaklar doğrudan mantığını avlıyor işte. Nasıl yapıyorlar bunu? Bunun için önce taşı okumayı bilmen lazım. Sahada en sık karşılaşılan sorun antropojenik, yani insan eliyle yapılmış izler ile doğanın kendi yarattığı çatlakların birbirine karıştırılmasıdır. Yani ben o kayadaki çatlağa bakıp bu bir hançer diyorum. Yanımdaki arkadaşım hayır ya bu bir tilki diyor falan. Aynen öyle. Eğer bir figüre 3 kişi bakıp 3 farklı şeye benzetiyorsa o sadece bir taştır arkadaşım. Doğal bir oluşumdur yani. Kesinlikle. Gerçek eşkıya işareti her zaman nettir, amaca yöneliktir ve mantığı manipüle etmek istediklerinde de en sevdikleri silah geometridir. Özellikle üçgen işareti. Üçgen mi? Klasik arkeolojide üçgen genelde mezarı falan temsil etmez mi? Klasik arkeolojide öyledir, mezar veya kapalı oda anlamına gelir. Define efsanelerinde de en çok aranan işarettir bu bildiğim kadarıyla. Öyledir ama eşkıya semiyolojisinde üçgen apayrı bir şeydir. İki sahte bir gerçek prensibiyle çalışan kusursuz bir matematiksel tuzaktır o. Ne demek iki sahte bir gerçek? Kayada bir üçgen buldun diyelim, bu sana o bölgede 3 farklı nokta olduğunu söyler. Eşkıya bu noktalardan ikisini bilerek boş bırakır, Sadece oyalama taktiği yani. hatta daha şeytani olanı yaparlar. O sahte noktalara bilerek birkaç tane eski, değersiz sikke falan gömerler veya küçük bronz parçalar koyarlar. İyi de kendi paralarından niye vazgeçiyor adamlar? Sahte hedefe niye para koysun? Çünkü bu aldatıcı küçük bulultu taktiğidir. Nasıl yani? Defineci o iki küçük sikkeyi bulduğunda beyni ona ne der biliyor musun? Başardın der, hazine buydu ve sen onu buldun der. Dopamin salgılanıyor tabii o an. Sevinçten havalara uçuyor adam. Aynen. O zafer hissiyle, bulduğum sevinciyle bölgeyi hemen terk eder. Asıl o tonlarca ağırlığındaki büyük gömü ise 3. noktada, asıl hedefte hiç dokunulmadan kalmaya devam eder. Vay be, adamlar yüzyıllar öncesinden benim beynimin ödül mekanizmasını bile hackliyorlar. Tam olarak öyle yapıyorlar. Peki soruyorum sana, o 3 seçenek arasından ben doğru olanı nasıl seçeceğim? Çözüm milimetrik bir açı ölçümünden geçiyor. Açımı ölçeceğim dağ başında. Evet, üçgenin o 3 iç açısını da ölçeceksin. Eşkıya o üçgeni asla kusursuz bir eşkenar üçgen olarak çizmez. İki açı birbirine eşittir veya çok çok yakındır. Ama 3. açı farklıdır diyorsun. Bariz şekilde farklıdır hem de. İşte eşkenar olmayan, diğerlerinden farklı olan o tek köşe var ya, Evet, o köşenin baktığı yön sana asıl gerçek hedefi verir. resmen çoktan seçmeli sınav sorusu bu. A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı var. Çeteyi yöneten o zeka 2 sahte şıkkı öyle çekici kılıyor ki seni kendine çekiyor. Çeldirici şıklar onlar işte. Doğru cevapta her zaman o milimetrik sapmada en tuhaf duran tek açı da gizli. Kesinlikle öyle. Ve burada sahte ile gerçeği ayırmak için bir diğer kritik filtre devreye giriyor. Patina dediğimiz işçilikteki yaşanmışlık hissi. Onu nasıl anlıyoruz peki? Diyelim biri 5 yıl önce Hilt ile girdi, oraya sahte bir üçgen oydu. 100 yıllık işaretle onu nasıl ayıracağım? Taze kesik izlerinden anlarsın. Veya kayanın genel rengiyle hiç uyuşmayan o meşhur Horasan harcı yamaları vardır. Onlar en büyük ele vericidir. Sahtelik kanıtı yani. Gerçek bir işarette kayanın üzerindeki o doğal oksitlenme, güneş yanığı veya yosun, işaretin o kazınmış oluklarının içine de aynı oranda işlemiş olmalıdır. Yani doğa o işareti zamanla asimile etmiş olacak, benimsemiş olacak. Aynen öyle, taşı okumak budur işte. Tamam, diyelim ki kayadaki yosunu inceledim. Oksitlenmeye baktım falan, ikna oldum. Üçgendeki o farklı açıyı da buldum. Veya yılanın o mükemmel kuyruğunun zıttına doğru gittim diyelim. Doğru yönü bulduğumu sanıyorum ama içimde hala bir şüphe var. Acaba eşkıyanın zekası hala benle oyun mu oynuyor? Yani o matematiği bile bilerek yanlış kurgulamış olamazlar mı? Olabilirler, bu adamlar her şeyi düşünür. Peki bu eşkıyaların asla fake atamayacağı, manipüle edemeyeceği bir şey yok mu? Var, doğa. Doğanın kendisini referans almak, değil mi? Kaynaklarda bu geçiyor. Doğanın döngüsüyle nasıl sağlama yapacağız peki? Bunu yapmak zorundayız bir kere, unutma, bu adamların elinde modern, manyetik sapması falan olmayan pusulalar yoktu. Güneşi ve doğanın mutlak döngüsünü kullandılar. O dağ başında bu sağlamayı nasıl yapıyorlar teknolojisiz?
Kaynaklarda gnomon diye bir yöntemden bahsediliyor. Gölge çubuğu yöntemi. Evet, inanılmaz basit ama asla yanılmayan bir fizik kuralı. Gölge çubuğu. Nasıl çalışıyor bu çubuk tam olarak? Adım adım anlatalım dinleyicilere. Diyelim ki işareti okudun ve sana kuzeydoğu yönüne gitmeni söylüyor işaret. Tamam. Yönün gerçekten kuzeydoğu olup olmadığını test etmek için düz, güneş gören bir toprağa yaklaşık 50 santim falan uzunluğunda düz bir sopa dikiyorsun. Sadece bir sopa dikiyorum. Hepsi bu mu? Güneş doğduğunda ışık o sopaya vurur ve yerde uzun bir gölge oluşur, değil mi? Evet, güneş doğudan doğduğu için o gölge her zaman tam zıt yöne, yani batıya doğru düşer mantıken. Harika. O ilk gölgenin en uç noktasına bir taş koyup orayı işaretliyorsun. Burası batı noktası. Tamam, birinci noktamızı bulduk. Sonra saatine veya güneşin durumuna bakıp tam 20 dakika bekliyorsun. Dünya döndükçe güneş yükseliyor ve gölgenin açısı kayıyor. 20 dakika sonra o gölge başka bir yere düşecek tabii. Düştüğü o yeni uca bir taş daha koyuyorsun. Burası da doğu yönüdür artık. Çok mantıklı. Sonra bu iki taşı yerde düz bir çizgiyle birleştiriyorsun. Al sana kusursuz bir doğu-batı hattı. Bu çizginin tam ortasından dik, 90 derecelik bir açı kestiğinde de kuzey-güney hattını bulmuş oluyorsun. Resmen topraktan kendi güneş pusulamı inşa etmiş oldum şu an. Aynen öyle. Şimdi dönelim senin işaretine. Senin o taştan okuduğun kuzeydoğu yönü, bu kendi yaptığın kesin doğa pusulasıyla eşleşiyorsa sorun yok. Yön doğrudur diyebiliriz o zaman. Ama eşleşmiyor da senin o okuduğun yön seni metrelerce yüksekte bir uçuruma çıkarıyorsa, Ya da geçilmesi imkansız bir bataklığa falan götürüyorsa? bil ki o işaret tamamen sahtedir, o üçgenin açısı bilerek o uçurumu gösteriyordur sana. Neden? Seni o uçurumdan aşağı atmak veya bataklıkta boğmak için özel tasarlanmıştır çünkü. Çok ciddi bir soğukkanlılık gerektiriyor bu iş. Peki bu doğayı referans almaktan bahsetmişken bir de sularla ilgili işaretler var kaynaklarda. Balık işaretleri, su dalgası sembolleri falan evet. Su bu eşkıya sisteminin adeta kan damarıdır. Mesela çok güzel çizilmiş kusursuz bir balık kabartması buldum kayada. Balık demek, su demektir, yaşamdır, akıntıdır. Eğer sen o işareti kurak, kupkuru bir tepenin başında bulduysan ve kilometrelerce etrafında bir kaynak, bir dere falan yoksa, Ne olacak, o balık işareti oraya yanlışlıkla mı çizilmiş? geçmiş olsun. O işaret ya başka bir çetenin sırf kafa karıştırmak için yaptığı devasa bir sahtekarlıktır ya da eşkıya ile uzaktan yakından alakası olmayan antik eski bir inanç sembolüdür. Çünkü eşkıya gömüleri hep suyla mı etkileşim halinde olmak zorunda? Çoğunlukla öyledir. Mevsimsel olarak sular yükseldiğinde doğal olarak kapanıp gizlenen mağaralar, şelale arkaları adamların favori kasalarıdır. İyi de hocam, burada benim kafama çok büyük bir soru takılıyor. Nedir? 150-200 yıldan bahsediyoruz. Ya coğrafya tamamen değiştiyse? Nasıl bir değişimden bahsediyorsun? Yani 100 yıl önce orada gürül gürül akan o dere, bugün baraj yapıldığı için veya küresel iklimden dolayı tamamen kurumuşsa, Olabilir, çok olası. ben oraya gidip burada su yokmuş, demek ki bu balık işareti yalan falan deyip arkamı dönersem, asıl o devasa hazineyi kendi ellerimle bırakıp gitmiş olmaz mıyım? İşte uzmanlığın devreye girdiği yer tam da burası. Bu sorduğun coğrafi ve topografik değişimler, definecilerin sahada karşılaştığı en büyük baş belasıdır zaten. Değil mi? Sular kuruyor, ormanlar yanıyor, yollar değişiyor. Ağaçlar kesiliyor, heyelanlar o asırlık izleri siliyor. Ancak eşkıya zekası dediğimiz o karanlık mühendislik bu ihtimali de hesaplamıştır. Nasıl hesaplıyorlar 100 yıl sonrasını? Sistem hiçbir zaman tek bir parametreye bağlanmaz çünkü. Sadece suya veya sadece ağaca göre plan yapmazlar. Kaynaklarımız buna üçleme sistemi diyor. Üçleme sistemi mi? Neymiş o? İşaret, su ve patika yol. Bu üçü ayrılmaz bir bütün mü? Aynen öyle. Diyelim ki o dere dediğin gibi 100 yıl önce tamamen kurudu, kayboldu. Evet. Ama suyun binlerce yılda o toprağa yararak oluşturduğu o topografik iz var ya, vadi yatağı dediğimiz o çöküntü, o silinemez. Vadi hala oradadır diyorsun, su olmasa bile. Tabii ki. Ve o kuruyan dere yatağına paralel uzanan dönemin kervanlarının, eşkıyalarının kullandığı eski patika yollar. Onlar da toprağa gömülmüş olsa bile
topografik bir hat olarak okunabilir. Yani ben o işareti bulduğumda etrafta kurumuş da olsa bir su yatağı veya eski bir yol izi aramak zorundayım. Eğer bunları göremiyorsan, topografyada bu bütünlük kopuksa bil ki orası şüphelidir. Anladım. O 3 elementin hepsi birbiriyle tutarlı bir hikaye anlatmak zorunda. Aynen öyle. Peki, şu ana kadar sadece zekamızı test ettik seninle. Matematiğe baktık, gölge çubuklarıyla oynadık falan. Temel kuralları gördük, evet. Ama diyelim ki ben hata yaptım. Hırslıydım, heyecanlandım, aceleci davrandım. O devasa yılanın baktığı yöne gözüm kapalı gittim. O sahte büyük kırmızı butona bastım yani. Eyvah eyvah. Bunun bedeli nedir hocam? En fazla gidip o yanlış mağaradaki 2 hafta ter dökerim, kayaları kırarım, tüh be boşmuş der çıkarım. Bu kadar değil mi? Keşke sadece ter dökmekle kalsaydın. Değil mi? Sahte bir yönlendirmenin peşinden hırsla gitmenin bedeli genellikle doğrudan kendi canındır. Canın mı? Nasıl yani? Eşkıyalar o sahte hedefleri sadece burada altın yokmuş hadi köyüne dön demek için bırakmadılar oraya. Ne için bıraktılar peki? O sahte yollar seni doğrudan aktif olarak korunan, tamamen mekanik kurgulanmış infaz odalarına çıkartır. İnfaz odaları mı? Biraz açar mısın bunu? Tuzaklar sadece derin çukurlar falan değil mi? Kesinlikle değil. Kaynaklarda öyle tüyler ürpertici fizik ve mühendislik detayları var ki inanamazsın. Mesela ölçüm hatalarından başlayalım. Antropometrik ölçü hataları diyor değil mi kaynaklar buna? Aynen öyle. Bu eşkıyalar bugünün modern haritaları gibi işte şu kayadan kuzeye doğru tam 10 metre yürü falan diye not bırakmazlar. Kulaç falan kullanıyorlar, arşın, adım. Tabii tamamen kişiye özgü eski birimler bunlar. Bir kulaç dediğin şey nedir? Kollarını iki yana açtığında orta parmaklarının uçları arasındaki mesafedir. Evet. Peki o işaretleri yapan o iri yarı Volçan Voyvoda'nın kollarının uzunluğuyla bugün onu arayan senin kollarının uzunluğu bir mi? Değil. Hadi canım. Yani o şifreli metinler aslında adamın kendi vücut ölçüleriyle kodlanmış. Sen bugün gidip modern metrik sistemle 10 metre ölçersen veya kendi boyuna göre adım sayarsan paranın olduğu asıl noktaya değil onun 3 metre sağına veya soluna gidersin. Ve o 3 metrelik sapma beni tuzağa düşürüyor. Doğrudan tuzağın merkezine inersin. Mesela su tuzakları tam da o milimetrik hesapla çalışır. Nasıl bir su tuzağı bu? Adamlar yer altından künk dediğimiz o eski pişmiş kil borularla kilometrelerce ötedeki bir yeraltı gölünden veya yüksek bir su kaynağından oraya su çekmişler. O borular o zamandan beri duruyor mu? Duruyor. Çünkü içleri vakumlu, suyun inanılmaz basıncı mekanik bir kapak taşıyla tamamen dengelenmiş durumda. Anladım. Sen o yanlış ölçümü yapıp kazdığın o yanlış yerde o sahte kapak taşını buldum işte deyip sevinçle yerinden oynattığın an İçeri anında hava giriyor, vakum tamamen bozuluyor eyvah. ve tonlarca ağırlığındaki o basınçlı göğüs suyu saniyeler içinde o daracık karanlık dehlize dolmaya başlıyor. Kaçmaya bile fırsatım kalmıyor yani. Kalmaz. Aynı mekanizma kum tuzaklarında da var. Devasa havuzları çok ince elenmiş, su gibi akan nehir kumuyla doldurmuşlar. O kapağı milim oynatırsan üzerine koca bir apartman ağırlığında kum çöker, boğulursun. Bir de zehir tuzakları var, ondan da bahsedelim. Açık ağızlı insan yüzleri falan diyordu kaynakta. Evet, arazide böyle insan yüzü şeklinde oyulmuş ama ağzı sonuna kadar açık, dişleri falan görünen veya acı çekiyormuş gibi duran bir surat bulursan, Ne anlama geliyor o? eşkıya semiyolojisinde onun doğrudan anlamı ölümdür. Yok artık. Gerçekten öyle. Ya o kapağın ardında yüzyıllarca hapsolduğu için artık ölümcül derecede toksik hale gelmiş zehirli bir gaz vardır. Ya da doğrudan zemine döşenmiş, paslanmaz çelikten mekanik mızrak sistemleri vardır. Sen hırsla o odaya adımını atıp o taşa bastığında vücut ağırlığın o yüzyıllık gerilmiş yayı serbest bırakır. Vay be, bu adamlar baya mühendis o zaman. Sıradan eşkıya değil bunlar. Sıradan falan değiller. Ordu mühendislerini, mekanik ustalarını, dönemin en yetenekli taştıraşçılarını esir alıp yanlarında gezdirmişler. Dağın altına koca bir ölüm labirenti kurmuş adamlar. O zaman bütün bu dehşetengiz sistemi şöyle bir toparlayalım dilersen. Tabii, özetleyelim. Bir eşkıya işaretini okumak, öyle kazmayı alıp dağa çıkmak değil. Bu aslında yüzyıllar öncesinin hastalıklı ama kusursuz bir dehasıyla satranç oynamak gibi bir şey. Tam olarak bir zeka savaşı.
Üçgenlerdeki o milimetrik farklı açıdan tut, o yılanın psikolojik olarak seni çektiği o sahte yorgunluk mağaralarına kadar. Evet. Yere diktiğimiz 50 santimlik tahta bir çubukla dünyanın dönüşünü hesaplamaktan tut, o dişlerini gösteren taş suratların ardındaki devasa su tuzaklarına, vakumlu borulara kadar. Her bir detay birbiriyle bağlantılı. Her şey ama her şey aslında seni o paradan vazgeçirmek veya o hırsının bedelini sana canınla ödetmek için tasarlanmış kusursuz bir ağ. Devasa bir yanılsama. Ve bu acımasız satrançta şifre hiçbir zaman büyük ve görkemli olan da değildir. Asıl sır her zaman o en mütevazı, en görünmez, en küçük detayda gizlidir. Gösterişli olan bizi kandırıyor, küçük olan gerçeği fısıldıyor yani. Aynen öyle. Eğer açgözlülüğüne yenik düşersen dağ seni affetmez, yutar. Aslında buradan çok güzel bir ders de çıkıyor bence. Ne gibi? Sadece dağın başında kazmayla gezen defineciler için değil günlük hayatımız için de harika bir ders bu. Nasıl uyarlayabiliriz sence? Bize ilk gösterilen böyle gözümüze sokulan o devasa, parlak, cezbedici şeylere hemen inanmamak, arka planı sorgulamak, eleştirel düşünmek. Kendi gnomon çubuğumuzu, kendi doğrulama sistemimizi kurmak zorundayız. Bak bu gerçekten çok doğru. Çünkü günümüzdeki bu bilgi kirliliği, sahte yönlendirmeler, manipülasyonlar aslında sadece 19. yüzyıldaki o eşkıyaların değil, modern çağın da en büyük problemi bence. İnsan zihninin zaafları yüzlerce yıl geçse de hiç değişmiyor ki. Açgözlülük, hırs, acelecilik. Kolaya kaçma arzusu falan değil mi? Tabii. Bütün bunlar insanı ister dağın başında olsun, ister internette bilgisayar başında olsun, her zaman o yanlış kapağı açmaya, o büyük kırmızı butona basmaya itiyor. Evet, ne yazık ki öyle. Şimdi bu keyifli sohbetimizin, bu derinlemesine incelememizin yavaş yavaş sonuna gelirken benim aklıma takılan çok sarsıcı bir ihtimal var. Onu sormak istiyorum sana. Sor bakalım, merak ettim. Kaynakları okurken bütün bu kusursuz manipülasyon ağını falan düşününce aklıma geldi. Belki belgelerde doğrudan yazmıyor ama bu eşkıya mantığının tam kalbinden doğan bir teori. Dinliyorum. Bugün kahvehanelerde, internetteki o define forumlarında falan el altından satılan binlerce orijinal eşkıya belgesi, işte Volçan Voyvoda haritaları diye dolaşan sararmış kağıt parçaları var ya. Var. Binlerce insan o haritaların peşinden koşuyor her gün. Hatta adam evini, arabasını satıyor o kağıt parçası için. Maalesef öyle. Düşünsene az önce bu çetelerin ne kadar zeki olduğunu, nasıl ölümcül mühendislikler kurduklarını konuştuk. Harita mühendisleri taşıyor adamlar yanlarında. Hı. Peki ya bu adamlar günün birinde yakalanacaklarını, öldürüleceklerini ya da o çantalarının Osmanlı zabitlerinin eline geçeceğini çok iyi bildikleri halde o meşhur orijinal haritaları yanlarında taşıdılarsa, Nasıl yani? şunu demek istiyorum, ya bugün elden ele dolaşan o haritaların, o şifreli kayıt defterlerinin kendisi de aslında devasa asırlık bir sahte yönlendirme ise. Hadi canım. Bak bu ihtimal gerçekten bütün o definicilik mitosunu ters yüz eder. Öyle değil mi? Ya o dönemin eşkıyasının kurduğu en büyük, en şeytani tuzak toprağın altında değil de bizzat o kağıt parçalarındaysa, İnsanların hırsını kağıda dökmüşler yani. 150 yıl sonra bile insanların o sararmış haritalara, ölümüne inanıp, dağların başında sonsuza dek hayaletleri kovalamasını, yorgunluktan tükenmesini planladılarsa, ya o haritalar aslında devasa birer yorgunluk hedefi ise. Gerçekten muazzam ve ürkütücü bir soru bu. Üzerine saatlerce konuşulur. Bence dinleyicilerimiz bunu bir düşünsün, kendi hayatlarındaki o sahte haritaları, büyük kırmızı butonları bir sorgulasınlar. Düşün ki karanlık, dar, rutubetli bir tünele girdin. Sahte yönlendirmeleri aşmışsın, tuzakları bir şekilde atlatmışsın. Meşalenin o titreyen ışığında karşında böyle yüzyıllardır dokunulmamış, üzeri tozla kaplı altın sikkeler duruyor. Muazzam bir zafer anı tabii. Evet, yani o zafer sarhoşluğuyla elini uzatıp o altınlara çıplak elle dokunduğun an aslında kanına karışan ve seni sadece 30 dakika içinde yavaş yavaş felç ederek öldürecek 200 yıllık bir zehirle mühürlendiğini bilmiyorsun. Kesinlikle. En büyük tehlike de bu zaten. Bugün senle toprağın altında sessizce kurbanını bekleyen bu acımasız ve kusursuz yalan makinelerinin dünyasına giriyoruz. Bu derinlemesine incelemeye hoş geldin. Masamızda çok ilginç ve bir o kadar da karanlık bir döneme ışık tutan belgeler var. Evet, oldukça kapsamlı kaynaklar. Yani elimizde arkeolojik semyoloji raporları,
yıllarını o puslu dağlarda geçirmiş tecrübeli definecilerin saha notları ve özellikle Volçan Voyvoda döneminin eşkıya kayıtları var. Bugün misyonumuz çok net. Doğru. Bu eşkıyaların ardında bıraktığı o inanılmaz karmaşık işaretler dünyasındaki yalanları nasıl deşifre ederiz ve canımıza kasteden o acımasız tuzaklardan kendimizi nasıl koruruz? Burada asıl büyüleyici olan şey, yani masadaki bu kaynakların bize sadece toprağın altındaki birkaç küp altının yerini tarif etmemesi. Biz aslında şu an yüzlerce yıl öncesine ait kusursuz bir suç psikolojisini inceliyoruz. Nasıl yani? Sadece altını saklamak değil miydi dertleri? Hayır. Bu insanlar sadece çaldıkları ganimeti saklamadılar. Peşlerindeki Osmanlı zaptiyelerini, kendilerine ihanet edebilecek çeteyeri ve gelecekteki hazine avcılarını adım adım paranoyaya sürükleyecek hem fiziksel hem de psikolojik bir savunma hattı inşa ettiler. İnanılmaz. Eşkıyanın bıraktığı izi okumak, kelimenin tam anlamıyla bir seri katilin zihin haritasında gezinmeye benziyor aslına bakarsan. O halde klasik medeniyetlerin bıraktığı işaretlerle eşkıya işaretleri arasındaki temel farktan başlayalım istersen. Tabii. Çünkü hani geçmiş medeniyetlerden kalan bir tapınağı falan incelediğimizde ortada yazılı olmayan bir dürüstlük vardır. Romalılar bir lahit yaptıysa o lahit oradadır. Peki eşkıyalar neden bir Romalı gibi ganimetini gömüp gitmedi de dağları, taşları devasa bir yalan makinesine çevirdi? Çünkü bir eşkıyanın dünyayı algılama ve iz bırakma şekli tamamen farklıdır. Bir imparatorluk kültürel bir miras, bir anıt bırakmak ister. Yani ben buradayım demek ister. Gösteriş yapmak ister yani. Aynen öyle. Eşkıyanın ise tek bir amacı vardır. O da takipçiyi şaşırtmak. Çaldıkları o devasa servetleri geri dönebilmek için bir şekilde şifrelemeleri ama başkası bulamasın diye de bu şifreyi sahte verilerle zehirlemeleri gerekiyordu. Anlıyorum. Saha notlarında tecrübeli defineciler bu durumu 3 kademeli doğrulama hiyerarşisi olarak adlandırıyor. 3 kademeli doğrulama hiyerarşisi. Tamam, bunu biraz açalım. Gözümüzde canlanması için. 1. kademede bizi ne karşılıyor? 1. kademede doğal veya bölgesel işaretler var. Ne gibi mesela? Bunlar asırlık köprüler, kurumuş eski çeşmeler, uzaktan bile göze çarpan devasa kaya bloklarıdır. Sahada yapılan en büyük hata genelde tam da burada başlar. İnsanlar bu yapıların tam altında doğrudan altın aramaya koyulurlar. Bulamazlar tabii. Oysa eşkıya zihniyetinde bunlar sadece doğru bölgedesin diyen birer posta kodudur. İçlerinde hiçbir şey yoktur. Sadece adresi veriyor yani. Peki 2. kademe? İkincisi simgesel işaretler. Dev kayalara oyulmuş kartallar, yılanlar, devasa haçlar. O meşhur işaretler. Ta kendisi. Ve en büyük yalanlar işte tam bu aşamada bu simgelerle söylenir. O muazzam hayvan figürlerinin gösterdiği yönler neredeyse her zaman sizi kör bir uçurma veya boş bir tuzağa çeker. Yani asıl hazine en çok bağıran o devasa büyük işaretlerin altında değil. Kesinlikle değil. Çünkü 3. ve son kademe olan noktasal işaretler devreye girer burada. Nedir onlar? Bunlar o devasa yılanın veya haçın metrelerce uzağında, kayanın gözden kaçan ücra bir köşesine gizlenmiş küçücük bir murçizi, yani tırnak kadar bir artı veya V sembolüdür. Asıl hedef o bağıran büyük işaretin değil, fısıldayan bu gösterişsiz izlerin altındadır. Ya bu anlattıklarım bana doğrudan modern siber güvenlikteki bal küpü, yani o honeypot taktiklerini hatırlattı. Çok doğru bir benzetme. Hani bilgisayar korsanını şirketin asıl sunucusundan uzak tutmak için içi sahte ama cazip verilerle dolu bir sunucu kurarsın. Korsan oraya saldırıp vakit kaybederken senin asıl sistemin güvendedir. Ya da şey gibi, bir sihirbazın numarayı yaparken diğer elinde şatafatlı bir ateş yakarak izleyicinin dikkatini dağıtması gibi. Kaynaklardaki o görkem tuzağı dedikleri şey tam olarak bu sanırım, değil mi? Evet, tam isabet. Görkem tuzağı, avın açgözlülüğünü ve sabırsızlığını cezalandırmak için tasarlanmıştır. Sen o devasa kartal figürünün heybetine kapıldığında, eşkıyanın senin için yazdığı senaryonun içine düşersin aslında.
Günlerce kazarsın orayı. Aynen, yorulursun, sonunda pes edersin. Veya daha kötüsü, o görkemli işaretin seni yönlendirdiği sahte hedefe, yani ölümcül bir tuzağa kendi ayaklarınla gidersin. Peki madem büyük işaretler bize sürekli yalan söylüyor, o zaman kayanın üzerindeki bir sembolün yalan söylediğini somut olarak nasıl anlarız? Diyelim ki karşımda kayaya oyulmuş net bir üçgen var. Bunun yalan olup olmadığını test edecek fiziksel bir filtremiz var mı? Elbette var. Bu noktada geometri ve matematik, yalanı ortaya çıkaran en büyük silahımız oluyor. Nasıl yani? Üçgen işareti üzerinden gidelim. Şehir efsanelerinde üçgen her zaman kapalı bir odayı, bir mahzeni temsil eder ve ucu yönü gösterir denir. Evet, ben de hep öyle duydum. Sivri uca doğru git derler. Ancak eşkıya şifrelemesinde bu tam bir illüzyondur. Eşkıya mantığında üçgenler için daima iki sahte bir gerçek kuralı işler. İki sahte bir gerçek. Bunu biraz görselleştirelim. Kayada bir üçgen var ve o üç köşeden ikisi beni bilerek yanlış yere yönlendiriyor. Doğru açıyı nasıl bulacağım? Göz kararıyla bulamazsın. O üçgenin iç açılarını milimetrik olarak ölçmek zorundasın. Çünkü eşkaya gerçek bir yön belirteceği zaman o üçgeni hiçbir zaman tam bir eşkenar üçgen, yani açıları 60-60-60 olacak şekilde yapmaz. Mutlaka bir kusur bırakıyor. Kesinlikle. O açılardan biri diğer ikisinden mutlaka farklıdır. İki açı 60 dereceyken mesela bir açı 50 derece veya 70 derecedir. İşte o farklı olan açı, dar veya geniş olması fark etmeksizin asıl yürümen gereken gerçek yönü gösterir. Vay be. Diğer iki yön ise tamamen senin zamanını çalacak boş bir yamaca veya tuzağa çıkar. Şunu da ekleyelim hemen, eğer o üçgeni dağ başında bir kayada değil de tarihi bir lahitin veya tapınak duvarının üzerinde görüyorsan gömüyle falan hiçbir ilgisi yoktur. Tamamen dini bir motiftir. İşte işin gerçekten ilginçleştiği yer burası. Çünkü ben hep hayvan figürlerinin daha belirleyici olduğunu düşünürdüm. Define efsanelerinde özellikle yılan figürleri çok popülerdir ya. En bilinenidir. Hep yılanın dilini çıkardığı yöne gitmek gerektiği söylenir. İşte yılan figürleri tam da bu yüzden sahte yönlendirmenin şaheserleridir. Avın tam da senin gibi düşünmesini, o bilindik efsanelere inanmasını isterler. Tuzağa düşürmek için. Aynen. Saha araştırmaları çok net bir gerçeği ortaya koyuyor. Bir kayanın üzerinde kabartma bir yılan gördüğünde, yılanın baktığı yöne, gözünün oyuğuna veya dilini çıkardığı o çatalın yönüne gidersen, eşkıyanın ilk sahte hedefine ulaşmış olursun. O zaman dilin gösterdiği yön tamamen bir bal küpü. Peki gerçeği nerede arayacağız? Gerçek hedef, o gösterişli yılanın baş kısmında değil, genellikle kuyruk kısmının hemen arkasındadır. Kuyruğun arkasında mı? Evet, ana kayada kuyruğun bittiği yerin biraz gerisinde yosunların veya toprağın altına gizlenmiş küçük bir murç izi veya küçücük bir istavros asıl kapağın yerini verir. O fısıldayan işaret dediğin şey. Ta kendisi. Tabii bir de yılanın duruşu var. Eğer yılan sürünür vaziyette değil de çöreklenmiş, yani kendi etrafında kıvrılmış bir vaziyette ise bu genel sembolizmde hazine tam olarak benim altımda mesajı taşır. Bu durumda doğrudan yılanın olduğu o devasa kayayı kırmak en mantıklısı gibi görünüyor. Asla hemen kırmamalısın. O çöreklenmiş yılanın gerçekten altındaki bir hedefi göstermesi için yine az önce bahsettiğimiz o 3. kademe doğrulamaya ihtiyacı vardır. Yine o küçük işaret mi? Evet, kayanın çok ücra bir köşesinde tırnak kadar küçük bir doğrulama işareti olmalıdır. O küçük doğrulama yoksa o çöreklenmiş yılan sadece seni günlerce o sert kayayı kırmakla oyalamak için oraya resmedilmiştir. Altı tamamen boştur. Yok artık. Günlerce taşı kırıp altından hiçbir şey çıkmaması tam bir hayal kırıklığı. Bir de doğanın kendisini bir şifre çözücü olarak kullandıkları bir detay daha vardı kaynaklarda. Gölge boyları meselesi nasıldı o? Gölge çubuğu, yani gnomon yöntemi, Hı. eşkıyalar pusula taşımak yerine güneşin ve doğanın matematiğini okumakta ustaydılar. Sen de onların yalanını yakalamak için bu yöntemi bilmelisin. Nasıl uyguluyoruz bunu? Diyelim ki kayadaki şifreyi çözdün, sana bir yön verdi ve kuzeydoğuya doğru yürü dedi.
Düz bir zemine yaklaşık 50 santimetrelik bir sopa dikersin. Sabah saatlerinde bu sopanın oluşturduğu ilk gölgenin ucuna bir taş koyarsın. Bu nokta batıyı verir. Tamam. Yaklaşık 20-30 dakika beklersin ve güneş yer değiştirdiği için oluşan o ikinci gölgenin ucuna da bir taş koyarsın. Bu iki noktayı birleştirdiğinde elinde kusursuz bir doğu-batı hattı olur. Buna dik bir açı çektiğinde ise kuzey-güney hattını bulursun. Doğal pusulan hazırdır. Tamam da elimde doğru yönler var ama bunu eşkıyanın bana yalan söyleyip söylemediğini anlamak için nasıl kullanacağım? Neden beni Kuzeydoğu'ya göndersin ki? İşte psikoloji tam burada devreye giriyor. Eğer pusulanı kurduğunda işaretin sana gitmeni söylediği kuzeydoğu yönü sabah saatlerinde yürürken güneşi tam karşına alıp gözlerini kör edecek bir açıya denk geliyorsa Evet. ve o yönün sonunda aniden derinleşen bir uçurum varsa, eşkıya senin o uçurumu son saniyeye kadar görmeni planlamış demektir. Gölge çubuğu senin hislerine değil, evrenin sarsılmaz matematiğine güvenmeni sağlar. Böylece o işaretin bilerek sahte yapıldığını anlarsın. Adamın yalanını doğanın matematiğiyle çürütmek gerçekten akıl almaz bir zeka. Bir de kurak arazideki balık işareti dikkatimi çekmişti. Evet, o da çok tipiktir. Yani dağın başında yakınlarda gram su kaynağı olmayan kuru bir kayaya balık çizilmişse uzmanlar bunun kesinlikle yalan bir işaret olduğunu söylüyor. Tabii bir de işin doğal oluşum boyutu var. Dağda yürürken bir çatlağı işarete benzetmek çok kolaydır herhalde, değil mi? Kesinlikle. Kaya yüzeylerindeki doğal çatlaklar, su erozyonları veya rüzgarın aşındırması deneyimsiz bir göz tarafından hemen bir harita sanılabilir. Psikolojik bir yanılsama aslında. Aynen öyle. Araştırmacıların altın kuralı şudur. Bir kayadaki şekle 10 farklı kişi bakıp onu 10 farklı şeye benzetiyorsa o tamamen doğal bir oluşumdur. Eşkıya işareti baştan savma çizilmez. Kasıtlı bir mühendislik vardır. Bir kartal çizilmişse kanat açıklıkları orantılıdır, simetriktir. Çünkü eşkıya bizi o sahte yöne gönderdiğinde orası sadece boş bir dağ yamacı değil. Kasıtlı olarak bizi tehlikenin kucağına atıyor. Eğer bu büyük resme bakarsak bizi uyaran, bir adım daha atarsan ölürsün diyen işaretler var mı? Kendi adamlarını korumak için bir şey yapmışlar mı? Kurdukları psikolojik uyarı sistemi gerçekten kan dondurucu boyutta. Kendi çetelerinden birilerinin yanlışlıkla o tuzaklara düşmesini engellemek zorundaydılar. Bunun için kayalara kazıdıkları çok net ölümcül semboller var. Neler bu semboller? En bilineni açık ağız sembolüdür. Açık ağız mı? Evet, bir kayanın yüzeyine oyulmuş insan veya yırtıcı hayvan yüzü düşün. Eğer o yüzün ağzı açık, bağırır veya dehşete düşmüş bir vaziyette resmedilmişse, bu o bölgede aktif, mekanik bir tuzak olduğuna dair kesin bir uyarıdır. Sadece açık ağız, mekanik tuzak demek. Ama asıl korkunç detay şu, eğer o açık ağzın içinde dişler de belirgin bir şekilde tek tek oyulmuşsa, O dişleri kayaya tek tek oymak ekstra zaman demek. Yani sıradan bir uyarı olamaz. aynen öyle. Dişler belirginse o işaret kendi adamlarına şunu söylüyor, burada kurtulması imkansız, acımasız ve ölümcül bir mekanizma var. Şifreyi bilmiyorsan canlı çıkamazsın. Tüyler ürpertici. Peki başka var mı? Keza yıldız sembolleri. 4 uçlu bir yıldız görürsen tehlike sınırındasın demektir. Ama 6 uçlu bir yıldızla karşılaşırsan bu bölgede birden fazla zincirleme tuzak var anlamına gelir. Peki ya hayvan figürleri tehlike uyarısı olabilir mi? Defineciler arasında akrep işareti bulmak genelde büyük bir müjde gibi anlatılır hep. Bu sahadaki en ölümcül yanılgılardan biridir. Akrep işareti bulduğunda sevinmek yerine dehşete düşmelisin. Neden? Çünkü akrep doğrudan tuzağın ve zehrin ta kendisini sembolize eder. Akrep definesi zehirli definedir. Hatta çok masum görünen bir kalp işareti bile eğer kalbin ortasından geçen bir çizgi varsa içinde ölümcül bir tuzak barındıran emanet anlamına gelir. O zaman bir akrep işareti veya çizgili kalp bulduğunda ilk ne yapmak lazım? Kendini korumanın ilk kuralı çıplak elle o bölgedeki hiçbir şeye dokunmamaktır. Yer altına indiğinde kayalara, duvarlara ve hatta o parlak altınlara bile eldivensiz dokunamazsın. Çünkü zehir eşkıyanın uyumayan bekçisidir. Bir saniye. Burada dur. Şu kısım benim mantığıma pek yatmıyor. Hangi kısım?
Biz dağlarda jandarmadan saklanan eşkıyalardan bahsediyoruz. Roma İmparatorluğu gibi ellerinin altında binlerce mühendis olan bir ordu değiller. Nasıl oldu da yer altını bu kadar devasa mekanizmaları kimseye yakalanmadan inşa edebildiler? Çok yerinde bir itiraz. Ama eşkıyalar sıfırdan devasa tüneller kazmadılar aslında. Nasıl yaptılar? Çoğu zaman var olan antik altyapıyı sömürdüler. Unutulmuş Bizans dehlizlerini, Roma sarnıçlarını veya karstik mağaraları modifiye ettiler. İş gücü içinse çevre köylerden taş ustalarını kaçırdılar. Zorla çalıştırdılar yani. Maalesef. Bu ustalar korkunç tuzakları inşa etmeye zorlandı ve işleri bittiğinde sırrı korumak için oracıkta infaz edildiler. Ortada bir mühendislik ordusu yoktu. Sadece vahşet vardı. Çok acımasızca gerçekten. Peki diyelim ki uyarıları okuyamadık, sahte kapağı kırdık ve içeri girdik. İçeride bizi fiziksel olarak tam olarak ne bekliyor? Tuzakları mekanik, biyolojik ve doğa kaynaklı olarak üçe ayırabiliriz. Mekanikten başlayalım. Neler var? En yaygın olanı döner merdivenlerdir. Mahzere inerken ayağını bastığın o ağır taş basamak ortasından gizli bir mille tuttuğulmuştur. Üzerine ağırlık bindiği an kendi ekseninde aniden döner. Ve düşersin. Daha da kötüsü, dengesini kaybeden kişinin kaval kemiği o dönen taş bloğun arasına sıkışır ve paramparça olur. Kişi orada karanlıkta sıkışıp kalır. Ya da zemin koridorlarındaki basınç plakaları vardır. Sen sıradan bir taşa bastığını sanırsın ama o duvarların içine gizlenmiş karşılıklı fırlayan kılıçları tetikleyen bir kaldıraçtır. Kayanın kendi ağırlığını kullanıyorlar. Peki ya oklar falan var mı filmlerdeki gibi? Hem de en sinsi türünden. O fırlayan oklara sıradan demir parçaları diyemeyiz. Eşkıyalar bu okların uçlarını domuz yağıyla karıştırılmış ölümcül zehirlere bularlardı. Neden özellikle domuz yağı? Ne farkı var? Çünkü domuz yağı havayla temas ettiğinde bitkisel yağlar gibi kurumaz. İçine karıştırılan zehri hapseder ve yüzyıllar boyunca ıslak, taze ve aktif kalmasını sağlar. O karanlık tünelde fırlayan ok seni doğrudan vurmasa bile kolunu ufak bir çizikle sıyırıp geçse... Zehir hemen kana karışıyor. Aynen öyle. Tecrübeli araştırmacılar bu zehirlenmede kişinin en fazla 30 dakika içinde merkezi sinir sisteminin çökerek hayatını kaybettiğini söylüyor. Altınlara sürülen zehirler de aynı mantıkla çalışır. Oklar ve kılıçlar zamanla paslanabilir belki. Beni asıl korkutan doğanın bizzat kendisinin silah olarak kullanıldığı tuzaklar. Mesela kumu falan nasıl tuzağa dönüştürmüşler? Doğa kaynaklı tuzaklar kaçışı en imkansız olanlardır. Düşün ki odaya girdin, ortada büyük bir lahit veya sandık var. Sahte yönlendirmeler seni bilerek buraya kadar çekti. Heyecanla kapağı açıyorum. Ama o kapak aslında bir kilit, bir tıpadır. Kapağı kaydırdığın an odanın tavanındaki gizli bölme açılır ve mağaranın üstündeki tonlarca ince kum saniyeler içinde odaya boşalmaya başlar. Canlı canlı kuma gömülürsün. Hiçbir mekanik parça yok, sadece yer çekimi ve kum. İnanılmaz. Peki su tuzağı dedin, o nasıl çalışıyor? Özellikle tümülüsleri, yani o yapay tepeleri kullandılar bunun için. Gömünü yaptıktan sonra bazen kilometrelerce ötedeki bir gölden pişmiş toprak künklerle suyu tünele bağladılar. Hedefe ulaşmak için yanlış bir duvarı yıktığında gölün devasa su basıncı aniden tüneli doldurur, boğulursun. Bir de gazlar var tabii kapalı alanlarda. Evet, doğanın görünmez katili. Yüzlerce yıldır kapalı kalan odalarda çürüyen maddelerden hidrojen sülfür birikir. O çürük yumurta kokulu gaz, bir de metan gazı. Odayı açıp içeri bir adım attığın an o gazı solumak bilincini kaybetmene ve boğulmana neden olur saniyeler içinde. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Yani yüzyıllar öncesinden bahsediyoruz. Bu tuzaklar gerçekten hala çalışıyor olabilir mi bugün? Doğanın fizik kuralları yaşlanmaz. Ahşap çürür, ip kopar ama bir kaya bloğunun ağırlık merkezi veya suyun basıncı 200 yıl geçse de aynıdır. Domuz yağı da bozulmuyor dedin. Günlerce havalanmasını beklemek, maske kullanmak ve bastığın her taşı potansiyel bir tetikleyici olarak görmektir. Şöyle bir toparlayacak olursak, eşkıya işaretlerinin aslında zeka dolu birer yalan makinesi olduğunu görüyoruz. O görkem tuzağı bizi kendine çekiyor. Asıl gerçek ince detaylarda, matematiksel ölçümlerde ve doğanın kanunlarında gizli. Her şeyden öte can güvenliğinin altından değerli olduğunu anlıyoruz.
Özetin çok doğru. Ancak bitirmeden önce dinleyenlere bırakmak istediğim kışkırtıcı bir soru var aslına bakarsan. Merakla dinliyorum. Bugün eşkıyaların sahte yönlendirmelerini ve o kan donduran tuzaklarını konuştuk. Ancak bir düşünün. Bir eşkıya onca ganimeti gömüp, etrafını kusursuz sahte yönlendirmelerle ve asla hata yapmayan o ölümcül mekanizmalarla donattıktan sonra, yıllar geçip yaşlandığında. Evet, O karmaşık şifreleri ve ölümcül tetikleyicileri kendisi veya kendi çocukları hiç yara almadan nasıl geri almayı planlıyordu? Belki de en büyük tuzak kendi kurdukları sisteme kendilerinin de esir olmasıydı. Ne dersiniz? kendi yarattığın yalan labirentinde kaybolmak. Gerçekten tüyler ürpertici bir ironi. Anadolu'nun Sarp ve o karanlık dağlarında yüzlerce yıldır kimsenin adım atmadığı böyle unutulmuş bir mahzenin girişinde olduğunu düşün. Yerdeki kalın toz tabakasının hemen ardında hani zembereği yüzyıllardır kurulu bekleyen ucu domuz yağıyla sıvanmış oklarla dolu devasa bir yay var. Kesinlikle. Ve sadece bir adım daha attığında ağırlığını hesaplayan o kusursuz mekanizma devreye girecek. Bastığın o taş basamak aniden kendi ekseninde dönerek yani kaval kemiklerini paramparça edip seni o dipsiz karanlığa yutacak. Aynen öyle ve bu bir fantezi falan değil. Filmlerdeki o Indiana Jones sahneleri aslında Anadolu coğrafyasında eşkıyalar tarafından gerçek bir mühendislik harikası olarak inşa edilmiş. Evet, işin en çarpıcı kısmı da bu zaten. Bugün masamızı dolduran arkeolojik saha analizleri, definecilik folkloru araştırmaları ve o 2863 sayılı kanun dosyaları var ya, işte hepsi o dağlardaki kayalara kazınmış işaretlerin arkasında yatan ölümcül mühendisliği tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Çok kapsamlı belgeler var elimizde. Tamam, hadi bunu biraz açalım o zaman. Çünkü bu derinlemesine incelemedeki amacımız basit bir macera anlatmak değil. Biz bu devasa mekanik ve kimyasal tuzakların arkasındaki o acımasız mantığı çözmek istiyoruz. O taşların ardındaki insan psikolojisini anlamak ve sahada profesyonelce, en önemlisi de yasal yollarla nasıl güvende kalınacağını keşfetmek istiyoruz. İşin aslı o mahzen kapısının ardındaki karanlık, yani sadece tarihi bir gizemi barındırmıyor. Aynı zamanda dönemin nasıl diyeyim en parlak ama bir o kadar da karanlık zihinlerinin bıraktığı büyük bir meydan okuma bu. Doğru, çok katmanlı bir şeyden bahsediyoruz. Aynen öyle. Dağlardaki o işaretler sistemi ve ardında bekleyen tuzaklar çok katmanlı bir savunma hattı. Tarih, mühendislik ve kimyanın insan açgözlülüğüne karşı kurduğu kusursuz bir tuzak ağından bahsediyoruz aslında. O halde hemen bu mimarların kim olduğuna bir yakından bakalım. Çünkü bizim kolektif hafızamızda hep şöyle karikatürize bir eşkıya figürü var. Hani dağa çıkmış, okuması yazması falan olmayan, kervandan çaldığı bir çuval altını rastgele bir ağacın dibine gömüp unutmamak için ağacın gövdesine çarpa atan kaba saba adamlar. Evet, o algı çok yaygın ama burada asıl büyüleyici olan şey bambaşka. Volçan Voyvoda veya Papaz Martin gibi tarihi kayıtlara geçmiş isimlerin yapılanmalarını incelediğimizde karşımızda dağınık bir güruh falan yok. Tam tersine son derece organize, paramiliter bir organizasyon duruyor. Yani bayağı profesyonel bir ekipten bahsediyoruz. Kesinlikle. Yanlarında sadece silahlı muhafızlar gezmiyor. Şöyle düşün, o çetelerin içinde Rum taş işçileri var, Ermeni mekanik ustaları var, Osmanlı ordusundan kaçmış haritacılar, topograflar barındırıyorlar. Vay be, adeta dağda mobil bir mühendislik ordusuyla geziyorlar o zaman. Tam olarak öyle. Ve bu organizasyon yapısı gömülerin ardındaki o şifreleme sisteminin de temelini oluşturuyor. Bir eşkıya çetesi düşün, hani sürekli hareket halindeler, çatışmalara giriyorlar, üyeleri ölüyor veya tutuklanıyor filan. Tabii, gömüyü yapan kişi yıllar sonra o noktaya geri dönemeyebilir. Tam da bu yüzden. Çetenin hayatta kalan herhangi bir üyesinin veya yıllar sonra o haritayı eline geçirecek başka bir üyenin o altını bulabilmesi için taşa kazınmış, standartlaştırılmış özel bir dile ihtiyaçları vardı. Sistemin mantığı gereği hiçbir işaret tek başına nihai noktayı göstermez. Hep bir sonraki adıma yönlendiriyor yani. Aynen, bir işaret
Her zaman bir sonraki işareti işaret eder. Saha rehberlerinde mesela çok sık karşılaştığımız o tabanca veya tüfek figürünü ele alırsak, bu sadece burada bir silah var anlamına gelmez. Evet, bunu okuduğumda ben de çok şaşırmıştım. Kayada tabanca kabartması gören tecrübesiz biri muhtemelen hemen o kayanın altını kazmaya başlar. Oysa işin arka planında inanılmaz katı bir matematik var. Tabanca, namlu istikametini gösteren bir vektör aslında. Çok doğru. Kaynaklarda bu işareti gören kişinin namlu yönünde tam 78 adım atması gerektiği falan belirtiliyor. Ama burada aklıma şu takılıyor. Yani dağlık, engebeli bir arazide 78 adım kişiden kişiye değişmez mi? Bu adamlar bunu nasıl standartlaştırdı? İşte uzmanlıkları da burada devreye giriyor. Okuduğumuz bazı saha notlarında bu çetelerin adım kavramını standartize etmek için yanlarında özel ölçüm çubukları veya ipler taşıdıkları yazıyor. Ha, yani 78 adım aslında o çeteye özgü spesifik bir metrik mesafeye denk geliyor. Tam isabet. O 78 adım kuralı. Çetenin kendi içinde belirlediği şifreli bir mesafe ölçüsü. Haritanın lejantı gibi düşün. Eğer o noktaya vardığında bir şey bulamazsan, ki çoğu zaman bulamazsın, sistem seni ikinci bir koşula yönlendiriyor. Ne gibi bir koşul? Şey diyor mesela, aynı doğrultuda 80. adıma gel ve etrafında bir su kaynağı veya şelale ara. Altın oradadır. Benzer bir durum o meşhur balta işareti için de geçerli. Evet, balta toprağı kazmayı değil, ahşabı kesmeyi simgeliyordu, değil mi? Aynen öyle. İşaret sana keskin yöne bak ve asırlık bir ağaç ara der. O ağaç hani doğanın içine gizlenmiş organik bir yön tabelasıdır aslında. Bu anlattıkların bana devasa böyle açık havada oynanan bir kaçış odasını hatırlatıyor. Hani odadan çıkmak için bir ipucu seni bir tabloya yönlendirir, tablonun arkasındaki şifre kasanın kodudur falan ya. Kesinlikle çok iyi bir analoji. Ama tek fark bu oyunun tasarımcıları senin o şifreyi çözmeye çalışacağını biliyor ve seni özellikle hatalı yollara sokmak için şaşırtmacalar tasarlıyorlar. Yanlış cevabın bedeli de sadece oyunu kaybetmek değil tabii. Ve o şaşırtmacalar sistemin en zekice kurgulanmış savunma mekanizmalarıdır. Ciddi bir görsel algı yönetimi yapıyorlar. Nasıl yani? Şöyle düşün, kayanın üzerine öyle devasa böyle dikkat çekici bir işaret kazıyorlar ki tüm odak noktan o oluyor. O büyük işaret seni örneğin kuzeydeki sarp bir vadiye veya bir uçuruma yönlendiriyor. Ve acemi defineci direkt o yöne atlıyor. Aynen. Acemi bir göz o yöne gider ve belki de haftalarını verimsiz bir arazide harcar ya da daha kötüsü bir uçurumdan düşüp ölür. Ancak usta gözler o devasa işaretin bir illüzyon olduğunu bilir. Onlar kayanın altına, yosunların arasına, belki sadece üzerine su döküldüğünde gölgelenerek ortaya çıkacak olan o milimetrik murç izini ararlar. İnanılmaz bir detay bu. Evet, çünkü asıl yönü güneydeki o küçücük çukur gösterir. Veya özellikle Ermeni gömülerinde çok sık gördüğümüz tersine bakan ok taktikleri vardır. Okun sivri ucu doğuyu gösterir ama arka tüylerindeki o asimetrik bir detay aslında batıya gitmen gerektiğini fısıldar sana. Resmen zihin oyunlarıyla dolu bir labirent bu. Peki, diyelim ki ben bu labirenti aştım, tamam mı? Yönlendirmeleri doğru okudum, şaşırtmacalara düşmedim, o asırlık ağacı geçip yeraltı mahzeninin girişini buldum. Fiziksel olarak o kapıdan içeri adım attığım an güvende miyim? Aslında asıl tehlike daha yeni başlıyor. Evet, asıl tehlikenin yani o yüzyıllardır bekleyen mekanik tuzakların sahasına girmiş oluyorum. Kaynakları okurken dışarıdan bakıldığında en imkansız görünen şey de buydu benim için. Yani ortada motor yok, elektrik yok, periyodik bakım yok. Yüzlerce yıl o toprak ve nem altında bekleyen bir sistem nasıl hala tetikte kalabiliyor? Çünkü bu sistemlerin dehası kendi enerjilerini dışarıdan üretmek zorunda olmamalarında yatıyor. Enerji kaynağı bizzat kurbanın kendisi. Yani definecinin kendi vücut ağırlığı falan. Aynen öyle. Duvara yaslanması, bir taşa basması yetiyor. Sistem, definecinin uyguladığı o ağırlığı, yani potansiyel enerjiyi, anında kinetik enerjiye çevirecek şekilde kaldıraç ve denge prensipleri üzerine kurulu. Ayrıca bu tuzakların mekanizmalarında kullanılan materyaller öyle sıradan demir falan değil. Ne kullanıyorlar peki?
O dönemin ustaları zamana yenik düşmeyen, oksitlenmeyen özel metal, platinler kullanmışlar. Bir de tabii yüzyıllar geçtikçe kemikleşen, neme ve suya inanılmaz dayanıklı olan Horasan harcı var. Ah, Horasan harcı başlı başına antik bir yüksek teknoloji zaten. O kaynaklarda geçiyordu, içindeki yumurta akı, kül ve dövülmüş tuğla tozu sayesinde zaman geçtikçe betondan çok daha sağlam bir yapıya dönüşüyor. Bu harçla inşa edilen o merdiven tuzağı benim okurken en çok dehşete düştüğüm sistemlerden biri oldu açıkçası. Çok korkunç bir tuzaktır o. Şöyle düşünüyorsun, karanlık bir tünelde elinde sadece cılız bir ışık kaynağıyla aşağı doğru inen 10 basamaklı bir merdiven var. Her şey tek parça taştan oyulmuş, son derece güvenli görünüyor. Ama aslında o basamaklardan biri genellikle 4. veya 5. basamaktır, sabit değildir. O taşın tam ortasından görünmez bir mil geçer. Bir tahterevalli gibi merkezi bir denge noktasına oturtulmuştur o basamak. Ve defineci tam o basamağa bastığında Siz karanlıkta o basamağa tam ağırlığınızla bastığınız an denge bozulur ve o taş basamak aniden kendi ekseni etrafında döner. sen adımını attığını sanırken bacağın o dönen taşın oluşturduğu boşluğa giriyor. Taş eski konumuna dönmeye çalışırken de kaval kemiğini bir mengene gibi eziyor. Aynen. O acı ve panikle dengeni kaybettiğinde ise merdiven seni aşağıya, o dipsiz kuyuya veya kazıklarla dolu karanlık odaya fırlatıyor. Gerçekten kusursuz bir kinetik tuzak. Bir de kum tuzağı mekanizması var. Ben onu devasa bir kum saatine benzettim okurken. Çok yerinde bir benzetme bence de. Kum saatinin alt boğumunu kırdığını düşün ama yukarıdaki dev hazne direkt senin üzerine devriliyor. Odanın bir duvarı gibi görünen, böyle tonlarca ağırlığında yekpare bir kaya kütlesi hayal et. Bu kayanın dengede durmasını sağlayan şey, hemen arkasındaki gizli bir haznede bulunan tonlarca ince elenmiş kum bloklarıdır aslında. Peki kumu ne tutuyor orada? Kumun akmasını engelleyen o kilit taşı, genellikle kurbanın hedefi olan sandığın ta kendisi oluyor veya sandığın hemen altındaki bir plaka oluyor. Siz o sandığı yerinden oynattığınız an kumun akış yolunu açmış oluyorsunuz. Yani o kilit taşı çekildiği an kum sessizce arka tarafa boşalıyor, kayanın arkasındaki o destek tamamen ortadan kalkıyor ve o devasa duvar saniyeler içinde definecinin üzerine çöküyor. Kaçmak için ne zamanın oluyor ne de alanın. Maalesef öyle. Ancak tüm bu mekanik tuzaklar arasında bir sistem var ki su tuzağı. İşte burası gerçekten ilginç. Burada bir saniye durmak istiyorum. Saha raporlarında kilometrelerce ötedeki bir yeraltı gölünden mahzene kadar toprak altından künk yani kilden borular döşendiği yazıyor. Evet, hidrolik bir sistem kuruyorlar. Ama dağın başındayız. Modern iş makineleri, hidrolik pompalar, lazerli cihazlar falan hiçbir şey yok. Bir grup eşkıya ve ustanın bunu yapabilmesi bana mühendislik açısından biraz abartı. Sanki efsaneleşmiş bir detay gibi geliyor açıkçası. Suyun o basıncını nasıl ayarlıyorlar? Kesinlikle çok haklı bir şüphe bu. Ancak burada eşkıyaların sıfırdan bir teknoloji icat ettiğini düşünmemeliyiz. Onlar Roma su kemerlerinden ve sarnıç sistemlerinden miras kalan o antik hidrolik mühendisliğini mükemmel şekilde kullanıyorlardı. Yani var olanı modifiye ediyorlardı. Aynen öyle. Kilometrelerce uzunluktaki hatları baştan kazmak yerine var olan doğal yeraltı su yollarını veya eski antik kanalları kullandılar. Mantık tamamen yerçekimi ve sifon etkisine dayanıyor. Gömünün yapıldığı oda nereyse su kaynağı her zaman oradan daha yüksek bir akımda seçiliyor. Eğimi kullanmak için tabii. Doğru. Pişmiş kilden yapılan künkler suyun akış hızını arttıracak o eğimle yerleştiriliyor ve son çıkış noktası odanın duvarının arkasında kör bir tapayla kapatılıyor. Kapalı bir borudaki o su basınçlı potansiyel bir su bombasına dönüşüyor yani orada. Aynen öyle. O tapayı tutan şey definecinin kırmaya çalıştığı o hedefin bulunduğu duvardır. Kazma veya balyozla o duvara vurulduğunda asırlarca gerilim altında beklemiş olan o kilden yapılmış tıpa çatlar. Ve o yüksek rakımdan gelen devasa su kütlesi bir baraj kapağı açılmışçasına saniyeler içinde o küçük kapalı alanı ağzına kadar doldurur. Boğulmak kaçınılmazdır. İnanılmaz bir doğa manipülasyonu bu. Peki diyelim ki sahada çok tecrübelisin, reflekslerin mükemmel falan
Dönem merdiveni fark ettin, kum tuzağının o kilit taşını anladın ve duvardaki o tuhaf su sızıntısını görüp balyozu indirmekten son anda vazgeçtin. Gözle görülen fiziksel tüm tuzakları atlattın yani. Aslında o an en savunmasız olduğun an. Çünkü görünmez katiller devreye giriyor işin o noktasında. Kimyasallar ve gazlar. Burada kesinlikle akrep işaretinden bahsetmemiz şart. Akrep işareti definecilikte az önce konuştuğumuz o mekanik yönlendiricilerden biri değil. Doğrudan burası zehirli uyarısıdır ve genellikle gün ışığında öyle açık arazide falan göremezsiniz bu işareti. Daha çok içeride oluyor o zaman. Evet, tünellerin diplerinde tam da o altınların bulunduğu son odanın girişinde karşınıza çıkar. O dönemin ustaları hani Bizans'tan miras kalan çok karanlık bir kimya bilgisine sahipti. Büyük altın yığınlarının o dökme paraların üzerine cıva dökülür veya bitkisel özlerden elde edilen ölümcül nörotoksinler serpilirdi. İnsan o heyecanla hani o altının parıltısına kapılıp çıplak eliyle o hazineye dokunduğu an cildindeki gözenekler o zehri bir sünger gibi emiyor o zaman. Aynen. Cıva veya bitkisel zehri doğrudan deri yoluyla kana karışıyor. İşin korkunç tarafı şu, o an hiçbir acı falan hissetmiyorsun. Çok fena. Başardığını, zengin olduğunu falan sanıp evine dönüyorsun büyük ihtimalle. Kesinlikle. Fakat o raporların belirttiğine göre bu spesifik zehirler yaklaşık 40 ila 45 gün içinde vücutta yavaş yavaş reaksiyona giriyor ve akciğer dokularını hücresel bazda parçalamaya başlıyor. Yatağında yavaş yavaş hani boğularak ölüyorsun. Karanlık tünellerde basılan bir yayla fırlayan okların ucundaki domuz yağı detayı da kimyanın bu acımasız kullanımına mükemmel bir örnek bence. Çok haklısın. Okların ucuna sadece zehir sürmek yetmezdi onlar için. Çünkü zehir havayla temas ettiğinde zamanla kurur, oksitlenir ve o ölümcül etkisini yitirir. Bunu engellemek için zehri sürdükten sonra okun ucunu çok kalın bir domuz yağı tabakasıyla kaplıyorlar. Yalıtım yapıyorlar resmen. Aynen öyle. Domuz yağı, havayla zehir arasındaki o teması kesen mükemmel bir organik yalıtım malzemesi. O karanlık tünelde fırlayan ok size tam saplanmasa, hani sadece kolunuzu hafifçe sıyırsa bile o yağ tabakası yırtılır ve altındaki taptaze zehir anında kana karışır. Saniyeler içinde sinir sisteminiz felç olur, yarım saat içinde de öldürür. Bütün bu anlattıkların beni o bildiğimiz folklorik bir efsaneyi yeniden düşünmeye itiyor açıkçası. Halk arasında hep duyarız ya hani falan köyde birileri mağaraya girmiş, altınları bulmuşlar ama cinler çarpmış, tılsım devreye girmiş, altınlar yılana dönüşmüş, işte oraya giren bir daha çıkamamış falan filan. Klasik defineci hikayeleri, evet. Şimdi bu kimya ve mekanik bilgisini göz önüne alınca o hikayelerin aslında doğaüstü olaylar falan değil, tamamen halüsinasyon ve gaz zehirlenmesi olduğu gerçeği çıkıyor ortaya. Peki bu hikayeler aslında o dönemki insanların bilmediği kimyasal reaksiyonlar olabilir mi? Eğer bunu büyük resme bağlarsak kesinlikle öyle. Yüzyıllarca kapalı kalmış, hiç hava sirkülasyonu olmayan mühürlü bir mahzene giriyorsunuz. İçerideki o organik maddelerin, kemiklerin, ahşabın falan çürümesiyle devasa bir karbon monoksit, hidrojen sülfür ve metan gazı birikiyor orada. Tam bir zehir odası. Aynen. Oksijensiz ortamda biriken bu gaz kokteyli, o mühürlü kapı açıldığı an kurbanını bekleyen görünmez bir duvardır aslında. Ve dediğin gibi o tılsım var veya cinler koruyor efsanelerin arkasındaki tek bilimsel gerçek budur. Elinde yanan bir meşaleyle o metan dolu odaya girdiğinde gazın parlaması hani duvardaki gölgelerin üstüne geldiği hissini yaratıyor. Mantıklı. Karbon monoksiti solumaya başladığın anda halüsinasyonlar başlıyor zaten. Tabii, beyine giden oksijen kesiliyor anında, şiddetli halüsinasyonlar başlıyor, o yerdeki dökme altınları falan sana saldıran yılanlar olarak görüyorsun. Kısa süre sonra da zehirlenerek yere yığılıyorsun. Dışarıda seni bekleyen nöbetçi seni ölü bulduğunda, o dönemin şartlarında bunu açıklayabileceği tek kelime var. Tılsım. Aynen, tılsım. Bu yüzden defineciler arasında sessizlik tabusu diye çok ilginç bir kural gelişmiş. Bunu okuyunca çok şaşırmıştım.
Kazı esnasında hani kesinlikle dünya kelamı edilmez, kimse konuşmazmış. Bunu ruhları veya cinleri ürkütmemek için yaptıklarını söylerler ama bence bunun tamamen psikolojik ve çok pratik bir sebebi var. Ne gibi mesela? Karanlığın ve o bilinmezliğin ortasında her an bir tuzağa basma korkusuyla o kapalı alanı kazarken yaşanılan o inanılmaz stres seviyesini bir düşün. En ufak bir ses, küçük bir yankı, zaten halüsinasyon görmeye meyilli o gergin zihinlerde devasa bir panik yaratabilir. Ya da belki de sese ve titreşime duyarlı bir mekanizmanın tetiklenmesinden korkuyorlardır. Çok doğru bir tespit. Sessizlik o korku bariyerini aşmak için uydurulmuş pratik bir başa çıkma yöntemi bence de. Hatta eski usta definecilerin bu ölümcül gazlardan korunmak için kullandığı çaresizliğin boyutunu gösteren çok radikal ve ilginç bir acil durum yöntemi geçer o saha raporlarında. Ah evet, o idrar meselesi. Aynen. Oksijensiz ve zehirli bir odaya böyle acil olarak girmeleri gerektiğinde bir pamuklu beze kendi idrarlarını yapıyorlar ve bu bezi ağız ve burunlarına sıkıca bağlayarak içeri giriyorlar. Ya ilk duyduğumda bana inanılmaz iğrenç ve mantıksız gelmişti ama kimyasal olarak bakınca idrardaki o amonyağın havada asılı duran bazı asidik gazları ve mikroorganizmaları nötralize eden ilkel bir filtre görevi gördüğü ortaya çıkıyor. Çok ilkel ama çalışıyor. Tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nda askerlerin gaz maskesi olmadığı anlarda o hardal gazına karşı geliştirdikleri o çaresiz korunma yöntemi gibi. Ancak şunun altını çizerek belirtelim, bu yüzyıllar öncesinin çaresizlik içindeki ilkel bir taktiği, günümüzde kapalı bir alanda biriken o ağır metal gazlarını veya o yoğun karbon monoksiti böyle derme çatma beze işeyerek falan durduramazsınız. Asla. Bu yüzden profesyonel, ruhsatlı arkeolojik kazılarda bile açılan bir mahzen veya tümülüs, hani içine adım atılmadan önce devasa fanuslarla en az 24 saat boyunca havalandırılmak zorunda. Özel gaz ölçüm cihazlarıyla içerideki oksijen seviyesi test edilmeden o kapıdan içeri tek bir uzman bile giremez. İşte tam da bu nokta bizi o en kritik viraja getiriyor. Tüm bu anlattıklarımızdan sonra sen belki de ben bu işe nasıl yasal ve güvenli bir şekilde girebilirim diye soruyor olabilirsin içinden. Peki, tüm bu anlamlar ne ifade ediyor? Hukuki süreç nasıl işliyor? Çünkü meselenin hukuki boyutu sadece devlete vergi ödemek veya bulunan altını paylaşmaktan ibaret değil. Bu işin arkasında muazzam bir doğa koruma ve güvenlik protokolü var. Kesinlikle. Türkiye'de define aramak öyle kafana göre yapabileceğin bir şey değil. 2863 sayılı kanun ve define arama yönetmeliği ile çok sıkı kurallara bağlanmış durumda. Her şeyden önce sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler başvuru yapabiliyor. Ve sanırım her yeri de kazamıyoruz, değil mi? Tabii ki. Arama yapacağınız alan maksimum 100 ki bazı durumlarda 50 metrekarelik bir alanla ve 10 metre derinlikle sınırlıdır. Ayrıca sit alanlarında, mezarlıklarda arama yapamazsınız. Bu çok net bir kırmızı çizgidir. Özellikle Gümüşhane'deki o meşhur dipsiz göl felaketini hatırlamak, bu yasaların ve izinli kazıların bile yanlış yapıldığında doğaya nasıl geri dönüşümsüz zarar verebileceğini anlamak için bence yeterli bir örnek. Dipsiz göl olayı, yani bürokratik boşlukların ve insan açgözlülüğünün binlerce yıllık bir doğa harikasını nasıl dakikalar içinde yok edebileceğinin en acı dersidir maalesef. 2019 yılında hani gölün dibinde Roma dönemine ait altınlar olduğu efsanesine inanan 2 kişi yasal define arama ruhsatı başvurusu yaptı. Ve nasıl olduysa o ruhsatı da aldılar. Evet, o dönemki mevzuatta göl resmi bir arkeolojik veya doğal sit alanı olarak tescil edilmediği için maalesef o ruhsat verildi onlara. Sonra ne oldu? Gölün o suyu pompalarla tamamen boşaltıldı. İş makineleri o 12 bin yıllık buzul gölünün tabanına daldı resmen. Tabi altın falan bulunamadı ortada. Çünkü iş makinalarının o ağır kepçeleri o gölün tabanındaki geçirimsiz kil tabakasını parçaladı tamamen. Suyu geri doldurmaya çalıştıklarında göl artık o suyu tutamadı. Aynen. Altı delinmiş dev bir kova gibi bütün suyu yuttu yer. 12 bin yılda oluşan o muazzam mikro ekosistem, yani bir avuç altının hayali uğruna kelimenin tam anlamıyla bir çamur deryasına dönüştü.
Doğanın kendi inşa ettiği o binlerce yıllık kilit taşı bir kepçe darbesiyle kırılmış oldu. Peki bu felaketten sonra kanunlarda bir değişiklik yapıldı mı? Yapılmaz olur mu? Bu ekolojik cinayet Türkiye'deki define arama mevzuatında devrim niteliğinde katı değişikliklere yol açtı. 2020 yılındaki düzenlemelerle yönetmelik çok daha sıkı bir hale getirildi. Artık sadece boş bir arazi bulup öyle gidip kazı izni isteyemiyorsunuz. Ne gerekiyor ekstra olarak? Başvurunuza ÇED raporunu, yani o çevresel etki değerlendirmesi raporunu eklemek zorundasınız artık. Yapacağınız kazının yeraltı sularına, çevredeki bitki örtüsüne veya toprağın yapısına milimetrik bir zararı bile olacaksa o ruhsatı kesinlikle alamazsınız. Peki, diyelim ki tüm bu zorlu bürokratik süreçleri aştık bir şekilde. ÇED raporu temiz çıktı, alan sit bölgesi veya mezarlık değil, 100 metrekarelik sınırı ve 10 metrelik derinlik kuralını da aşmıyorsun falan. Valilikten o ruhsatı aldığın eline, kazmayı alıp sahaya tek başına gidebiliyor musun? Kesinlikle hayır. Ruhsat alındığında kazı tek başına yapılamaz. Yasal bir define arama süreci, devletin adeta omuz omuza sizinle çalıştığı ortak bir operasyondur. Kimler oluyor yanımızda kazı sırasında? Güvenliği sağlamak için İçişleri Bakanlığı'na bağlı kolluk kuvveti, yani jandarma veya polis. Çevresel dokuyu korumak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcisi. Ve en önemlisi, oradan çıkacak en ufak bir seramik parçasının bile tarihi değerini anında analiz edip o kazıyı durdurma yetkisine sahip müze müdürlüğünden uzman bir arkeolog. Bayağı devlet gözetiminde bir komisyon yani. Aynen. Bu 3 uzman temsilcinin gözetiminde olmak zorunda. Çünkü devletin oradaki amacı sizin o altını bulmanızdan ziyade o sürecin tarihi dokuya, çevreye ve insan hayatına hiçbir zarar vermeden sonlandırılmasını garanti altına almaktır aslında. Kaçak kazıların sonu dağlardaki o acımasız mühendislik tuzaklarında, göçük altında veya doğrudan cezaevinde bitiyor çünkü. Kesinlikle. Yasal yol, evet biraz uzun ve meşakkatli görünebilir ama hem kendi hayatınızı hem de üzerinde yaşadığınız toprağın o tarihi mirasını korumanın tek yolu budur. Bugün o sarp kayalıkların ardına gizlenmiş tarihi bir derinliğe daldık beraber. Eşkıyaların o akıl almaz dönen merdivenlerinden, yer çekimiyle çalışan su tuzaklarına, akciğerleri parçalayan o görünmez zehirlerden, dipsiz gölün kurumasına yol açan o modern hırsa kadar inanılmaz geniş bir yelpazeyi inceledik. Anlıyoruz ki o dağlardaki işaretler sadece basit bir hazine haritası değil, aynı zamanda o hazineyi oraya gömmek zorunda kalan, onu korumak için de şeytani zekasını kullanan insanın o karanlık doğasının bir krokisi aslında. Ve belki de bu incelemeyi bitirirken odaklanmamız gereken en provokatif düşünce de tam olarak budur. Şöyle düşünün, bugün teknolojimizle bile çözmekte veya güvenliğini sağlamakta çok zorlandığımız bu tuzakları yüzlerce yıl önce o dağ başlarında ağırlık ve denge üzerine kuran o insanların zihin dünyasını bir hayal edin. Acaba o krallar, eşkıyalar ve mekanik ustaları bu sistemleri sadece o sarı metali korumak için mi bu kadar ölümcül detaylarla ördüler? Başka ne sebebi olabilir ki sence? Yoksa bilinçaltlarında o hazinenin ebediyen o kayaların altında onlarla birlikte kalmasını, asla bulunamayarak kendi isimleriyle yaşayan ölümsüz, yenilemez bir efsaneye dönüşmesini mi arzuladılar? Belki de uğruna can verilen o asıl büyük hazine, toprağın metrelerce altındaki sarı metal değil, bizzat o kayalara işlenmiş yenilmezlik hissinin ve insan kibrinin ta kendisidir. O kibrin yüzyıllar sonra bile bir insanın kaval kemiğini kırmak için sessizce pusuda beklemesi, İnanılmaz tüyler ürpertici gerçekten. Sen sahada yürürken ayaklarının altındaki taşın sadece sıradan bir doğa parçası olmadığını, bazen böyle karanlık bir zekanın ölümcül bir yansıması olabileceğini asla unutma. Bu gizemli tarihi mirası incelerken aklın, bilimin ve yasal yolların rehberliğinden hiçbir zaman şaşmaman dileğiyle bir sonraki derinlemesine incelememizde yepyeni bir bilinmezi aydınlatmak üzere hoşça kal.